Selam, Umkherat'ın Fergal Kurdi. Arkadaşlar Kürtçe derslerimize hoş geldiniz. Bundan sonra haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hep birlikte en temelden başlayıp en ileriki seviyelere kadar Kürtçe öğreneceğiz. Öncelikle ben kimim? Benim ismim Gülistan. Halihazırda Enstitüya Kurdi İstanbul'da yani İstanbul Kürt Enstitüsü'nde Kürtçe dersleri veriyorum. Şimdi gelin biraz konuştuğumuz dili tanıyalım. Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dil. Hint-Avrupa dil ailesinin İrani diller kolunda yer alıyor. Avrupa dilleri ve Farsça gibi diller Kürtçenin akrabaları arasında sayılıyor. Peki Kürtçenin kurmancı lehçesini öğreneceğiz dedik. Diğer lehçeler neler? Arkadaşlar Kürtçe 7 tane lehçeye sahip. Kurmancı, Kırmançki, Lekki, Lori, Sorani, Kelhuri ve Hevrami Kürtçenin diğer lehçeleri arasında yer alıyor. Bu dersler Kürtçesini geliştirmek isteyen Kürtler ve en baştan Kürtçe öğrenmek isteyen Kürt dostları için hazırlandı. Umarım siz de en güzel şekilde faydalanır, öğrendiğiniz bilgileri kendi yaşamınızda da kullanırsınız. Yeryüzündeki en temel haklardan biri ana dilini konuşma hakkı arkadaşlar. Gelin hep birlikte Kürtçeyi konuşalım. Evlerimizde, eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla Kürtçe konuşalım. Kendinize iyi bakın. Güminin hayır hoş yeri. دلی هوارن هجا مخیرات فرقا کردی ایرو ام دست به آستکن نو دکن ام دست به آستا دویم دکن ev وانیجی وانیا یکم آستا دویمه امی دوی وانیه ده دما نها و دما بده analize برسیلبنیرن و هر وها امی هینی مجارکن نو ببن توانگا نبن افکری جوها آستا یکم دم دما نها و دما به برفرهی مدیت بون نها امی لسر برسیli bisekne yani object nesneyi bisekne. Arkadaşlar ikinci kurun ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk kurda ayrıntılı işlediğimiz şimdiki zaman ve gelecek zamanı bir tekrar edeceğiz. Ve biz bu zamanları görünce daha çok fiil çekimine ve özneye bakmıştık. Şimdi bu dersimizde ise nesnenin durumuna bakacağız. Şöyle açıklayabiliriz. Ben elma yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim diyoruz Türkçe'de. Ama bunu Kürtçe yazarsak ya da Kürtçe söylersek ben elmayı yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim demek zorundayız. Bu elmayı kavramını göreceğiz yani. Zaten artık yavaş yavaş mantığının oturması gerekiyor değil mi? Elma dediğimiz yani yalın olan her durum dışında elmayı, elmada, elmadan derken hep bükümlü halini kullanıyoruz. Peki ben herhangi bir elmayı yiyorum ya da ben bazı elmaları yiyorum. Yani o belirsizliği nasıl vereceğiz? O belirsizliği de Davanga ne binafkiri konusuyla vereceğiz. Davanga ne binafkiri. Şimdi ilk dersimize geçelim. Yalnız dersimize geçmeden önce şöyle bir bilgi de verelim. Artık ikinci kur olduğu için Kürtçe ağırlıklı olacak. Özet olarak ya da önemli yerleri yine Türkçe açıklayacağız. Nihajı em derbasi dubaraya deman habibin. Hevano vek me got şuha me berfrehi medit deman ha. Leker çava çedbu em peşi serminak ekip için. Ez diçim. Burada dı'ye kartefa demanha, ç'ye koka demanha, ujbo ez'im heye kartefa kesane. Her sistem bahevdu, edi lekere pektiğinin demanha de. Anji ez naçım edi dibeneyin yavi. Mersi cureyin lekeran ditibun, xaru, pekati u hevedudani, eminaha yek biyek minake wan binirin. Leker ke xaru xwarin, emzaf bikartinin, kokavi tene xweye, em çawa dibêjin di demanha de ez dixwim ançe ez naxwim. Sê cureyên lêkerên pêkhatê hene, yek bi înê dixedin, yek bi andinê dixedin û her wiha lêkerên ku bi pêşgirê çêdibin. Hevan yê înê dixedin zaf hêsan, em tenê înê davêjin û kok dimîne destê me de. Wek mînak kelîn lêkeran me ye, gava em înê bavêjin destê me de tenê kel dimîne, kokavî. Gavaz bêjim av dikele edi ez wateya av niha dikele dedim. Anji av nakele neyin yavi. Wek gerîn, wek firîn, wek bezîn, ev ser mînake ve cureyne. Lêkerên ku bi andinê dixedin dîsa hêsanî reya wa em çi dikin andinê davêjin cihêwî intînin. Êdî koka kelandinê dibe kelîn, ew dikelîne bu hevokekê dema niha. Em hevdû nexin kelin koka kelandineye, kel koka kelineye.
Lêkerên ku bi pêşkirê çêdibin hinek diguherin hevano me asta yekem de me gelek car me binêwî xêz kir. Me got di kurmancî de her tim ya giring lêkera me ya bingehîne. Ji ber vê yekê em qartafên kesane, qartafên demê an jî qartafên neyniye her tim tînin pêş ya an jî paş ya koka lêkera me ye bingehîn. Wek mînak. Vekirin ji kirinê bûye vekirin. Aslında kirin lêkereke din e, êdî ve hatiye pêşiyawê bûye vekirin. Ez çi dikim? Koka kirinê tenek kê ye? Ji ber wî jî ez diye yani kartafa deman ha ez dixim vê derê nîvê ve û kê ye. Yani pêşkir û kê ye. Çawa çêbe tu ve dikî, ez ve dikim, em ve dikin, her tim dikeve navberê. Her wiha kartafa neyînî jî tu ve nakî, ez ve nakim, dîsa dikeve navberê. Lêkerên heve dudanî çawa bûn? Yek lêker hebû, yek jî cînav, da çekan peyveke nû hebû. Dihatin ba hevdû, lêkereke nû çê dikirin, me ji van re jî digot lêkerên heve dudanî. Wek mînak amade kirin, bala xwe bidin dîsa ji kirinê bûye. Ço gava me ev mijar dît, me got kirin an jî bûn ji van gelek lêker çêdibin. Yek jî ev e, amade kirin êdî lêkereke nû ye, ez dîsa kirinê dikişînim. Koka kirinê çi ye? Tenek kê ye. Gava ez bêjim em amade dikin. An jî ez amade dikim, tu amade dikî, an jî ez amade nakim. Hevalno me ev sê cûreyên lêkeran. Me di asta yekem de cuda cuda, di dersên cuda cuda de me dît hûn jî dikarin li van bi berfirehê binêrin û temasîn we hebe û dikarin çareser bikin. Arkadaşlar, şimdiki zamanın kısa bir özetini geçelim. Şimdiki zamanda zaten 3 ders ayırıp çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük birinci kurda. Eğer eksiğiniz varsa önce o dersleri izlemeniz daha faydalı olacaktır. Fiilimiz nasıl çekimleniyordu? Lêker yani fiilimiz. Dı vardı şimdiki zaman eki. Kolka demanha vardı. Kolka demanha'yı da şöyle söylemiştik. Türkçe'de 2 tür kök var. Bir şimdiki zaman kökü, tıpkı burada olduğu gibi. Bir de geçmiş zaman kökü. Geçmiş zaman kökünü tüm geçmiş zamanlarda kullanıyoruz. Şimdiki zaman kökünü şimdiki zamanda, gelecek zamanda ya da birçok tipte kullanıyorduk. Ondan sonra da kişi eklerini getiriyoruz arkadaşlar fiilin sonuna. Burada 3 tür fiil görüyoruz. Bunların her üçünde birinci kurda ayrı ayrı çok geniş bir şekilde işlemiştik. Haru yani sade fiil örnek olarak Harun'un yemek yemek fiilini verebiliriz. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Bakın, önce zamirimizi kullanıyoruz. Ben için es. Şimdiki zamanda da geniş zaman aynı şekilde oluşuyordu. Dı getiriyorum, kökü getiriyorum, hue ve ez için olan kişi ekine ez dihum, ben yiyorum oldu. Türemiş fiillerde işimiz biraz daha kolaydı. PKT yani türemiş fiillerde. Çünkü bunlarda kök bulmak daha kolaydı. Örneğin kelin yani. Bu ne? İnle biten bir fiil grubuna giriyor değil mi? Ne demiştik? İnle biten bütün fiillerde sondaki ini atarak kökü elde ederiz. Her ne kadar sade fiillerde kökler düzensizse de bunlarda ini atarak direkt kökü elde edebiliriz. Buna örnek olarak frin uçmak verebiliriz ya da yarın gezmek verebiliriz. Bazin koşmak verebiliriz. Kelinden in atınca elinize kel kaldı kökü, kaynamak fiilinin kökü. Av dikele dediğimde artık su kaynıyor demiş oldum. Eğer bir fiil andın ile biterse andını ine çevirerek yeni fiil kökünü oluşturabiliyoruz. Kelandığında kaynatmakta andını atıyoruz. Yerine in getiriyoruz. Kelin artık kelandın fiilinin, kaynatmak fiilinin kökü oldu. Evdi kelin ne dersem o kaynatıyor olmuş oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi verelim. Ne demiştik? Eğer bir fiil inle bitiyorsa işte kaynamak, kızarmak, gezmek, uçmak, koşmak gibi kendi kendine olma anlamı var biraz. Eğer andınla bitiyorsa biz o fiili geçişli yapıyoruz. Kaynatmak, kızartmak, gezdirmek. Hep fiilin sonuna andın ekleyerek bu şekilde dönüştürebiliyorduk. Dediğim gibi bunları çok ayrıntılı görmüştük zaten. Örnek alarak oluşmuş türemiş fiillerde ise durum biraz daha değişiyordu. Çünkü ne demiştik? Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiildir. O yüzden biz çekimlerken fiilleri asıl fiil kökünün önüne getiriyoruz eklerimizi.
Ve kırından oluşmuş, yapmak fiilinden oluşmuş yeni bir fiil, açmak fiili oldu. Ben dedim ki her zaman asıl fiil önemli. Kırın fiilinin kökü, yapmak fiilinin kökü sadece ke. O yüzden ben zaman ekini ya da olumsuzluk ekini ya da kişi ekini hep ke'nin önüne ya da arkasına getiriyorum. Benim için her zaman önemli olan asıl fiilim. Burada ve sadece bir örnek. Belli başlı örnekleri de görmüştük. Mesela ve kırın var. Ra vardı, ra kırın gibi. Hıl vardı, hıl kışın gibi. Bunları zaten artık aşina oluyoruz. Birkaç tane var, çok fazla yok. Yine dediğim gibi TKT konulu derste, birinci kurda bunların hepsini ayrıntılı görmüştük. O zaman ben tu ve the ki dersem sen açıyorsun demiş oluyorum. The'yi nereye getiriyorum? Asıl fiilimin önüne getirmiş oluyorum. Evet, dudani birleşik fiil. Bu da nasıl oluşuyordu? Bir fiil, onun yanında ya bir kelime olur ya bir edat olur ya da bir zamir ya da birkaçı birden olmuş oluyor. Ve bunların hepsi bir araya gelip yeni bir fiil oluşturuyor. Burada da kırından oluşmuş bir fiil var. Kırın yapmaktı. Amade kırın hazırlamak oluyor artık. Yine kırını çekin diyorum. Asıl fiil kırın olduğu için. Şuradaki mantık gibi. Em amade kırın dersem biz hazırlıyoruz olmuş oluyor. Hepsinin olumsuzunda ne yapıyoruz? D'yi kaldırıp yerine na'yı getiriyoruz. Ezduhum, nahum, avdikele, avnakele, evdikeline, evnakeline, tuvvediki, tuvvenaki, em amadedikin, em amade nakın gibi. Bu da şimdiki zamanın özetiydi. Nahaceme derbası dema bey bibin. Dema beyde işte koyam dema nahahim bibin kareme hesantre jiberku disa koka dema nahaye. Leker çava pekte edidicihe D'ye de b heye. U koka dema naha heye. Disan koka dema naha bıkartini. U kartafa kesane heye. Çoğu me kalsek beri me ev leker ditibun. Koka vaçi me ditibun. Naham teni minakem wan binerin. Çava çetbe de dema b de gavaz beşim. Eze buxum. Burada d, anjime gotu bu ve eftef dema b de tem karani. Edi em diğer atkın cevdeşi. Bu dinin lekerame der kere peşeme. Eze buxum. Anji neyinyavi çubu eze nehum. Av de bükele. Av de nekele. Ewe bükeline. Ewe nekeline. Tuye beki. Tuye beneki. Hevanı dvırda şehne kıraştı göre. Evneka bu hemen şekli çedbin le gaval le kerek bu peşkireki çebe em kartafa buye bıkar naynen. Ya bıraksi gelekes devoka xoda bıkartine em ne bejin evci şaşın le dı standart ede em musa kabul dedi. Yani kartafa buye em bıkar naynen. Tuye veki, eze çekim, eve raze, vi şekli. Hevacudan işte sab hemen şekli emi amade bıkın. Vakımın got yani pişti kam koka deman hahim bibin ediyedin hesanın. Zapçık naguhere endisaj birnekin neynya ve gnneye çetbe. Hemut işten kubu bıye çetbin meçi dikir bıye davet cevide nedani. Vak senin necbo demabe. Gava ferman edecim. Gavaz bejim. Ve xwarne bixwe. Ez karim dîsa bêjim nexwe neyinyavi. Yani ez bu her tim davişim cevde ne diyeyim. Evet arkadaşlar, gelecek zamanı da biraz özet geçelim. Burada eğer şimdiki zamanı iyi anlarsak işimiz çok kolay çünkü aynı kökü kullanıyoruz. Koka demanaha yani şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. Bir iki farklılık var. Tabii ki gelecek zaman olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? D'yı atıyoruz, yerine b getiriyoruz. Şimdiki zaman kökümüzü kullanıyoruz. Ve bir de kişi ekimizi kullanıyoruz. Bunların az önce köklerini tek tek ele almıştık. Bir de arkadaşlar gelecek zamanda bizim bazı edatlarımız var, zaman edatları. Gelecek zaman için D ya da burada yazmıyor ama V, bunlardan bazıları, hepsini kullanabilirsiniz. En yaygın olandır. Bakın burada D'yi attım, artık B getirdim. Ezi buhum dersek ben yiyeceğim oldu. Av de bükele. Ne yapıyorum? D'yi atıyorum. Yerine B getiriyorum. Ya da eve bükkeline, o kaynatacak. Tuye veki, sen açacaksın. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir B eki yok.
Bunun sebebi ise yine birinci kurda ayrıntılı gördüğümüz bir nokta. Eğer bir fiil örnek alarak oluşmuşsa b'yı atıyorduk. B'yı atıyorduk. Olumsuzda yine kullanıyoruz. Tuye ve nekki olumsuz hali. Burada olumsuzluğu belirtmek zorundayız. Ama b'yı kullanmıyoruz. Kullanan bir sürü kesim var aslında ama standart olarak bunu kabul ediyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Bileşik fiil yine aynı şekilde. Kök değişmiyor, hiçbir şey değişmiyor. Eme amade bakın dersem biz hazırlayacağız demiş oluyorum. Peki. Disa me ev mücacı biber frehidit bu. Tavangan nafkri. Em hinek jijyana xamina kabidin. Ve kavaz beşim keçavi, bavi ez fem dikim ku evve keseke jine. Yani meye zayandavi. Bakılır. Meye. Herkes bu fazın cihe ve de nav bikar binim. Ez beşim mesela vek minak zozan. Herkes beşim keça zozan efnek gem dimine. Çiber ku divez ve deri bıtavine. Çima ve bıtavine mevci diyeti bu. Zırave kandeya duyam her tın bıtave. Nexwazi çawa bêjim ez ê zozanê bitewînim, ez ê bêjim keça zozanê. Çima ez êyê bikartînim? Ji wêyê êdî bu keça zozanê bi heman şeklî heke kes dîsa jin be yani me be bavê sultan na bavê sultanê. Hekez bêjim keça wî an ji bavê wî ez ji wî wîyê fehm dikim ku ew kes mêre. Zayandavî nêr em wisa bêjin. Hekez bixwazim cînavkina nav bikarbînim. Yani ez nav bidim, ez nebêjim wî. Ez diyar bikim ku ew kes ki ye. Ez çawa bêjim? Keça adar na, keça adarî. Dîsa ji wîyê îdê û te peyvan nêr ditewîne. Bi heman şeklê bavê hogir neraste bavê hogirî de em bitewînin. Hevano me gotibu pêşî qartefa yani tawangan nêr ne mecburiye. Pêşî ne mecburî bû. Lê êdî mecburiye êdî em baldar bibin û em bikar bînin. Ji bo pirjimariyê dîsa mînakên xwe binêrin keça wan an jî bavê wan. Ez fehm dikim ji wanê fehm dikim ku ew kes pirjimar e. Ez qara du sê kesa dikim ez bêjim keça wan an jî qala bavê dîsa du sê kesan dikim dibêjim bavê wan. Hekez bixwazim cihê wanê de nav bikarbînim. Wek ez bêjim mêvan. Keça mêvan na neraste divê ez bitewînim û bêjim keça mêvanan. Bavê zarok neraste divê ez bêjim bavê zarokan. Ev an ji kurtê dîsa ji wanê an tê. Em di vir de jî dibînin ji xwe. Di vir de mantıqeke wisa dikarin çekin. Wek gava em rû kesek hemberî me be em nabêjin keça tu. Em dibêjin keça te. An jî em dibêjin keça min. Divê em teqez bitewînin. An jî em dibêjin keça we. Ez ê vê tawankê çawa diyar bikim di navan de? Pêşî bifikirin hûn ditewînin an na. Heke hûn bitewînin divê hûn navê jî bitewînin û hûn ê çawa bitewînin bi qartafên tawankê bitewînin. Evet arkadaşlar, yine birinci kurda çok geniş bir şekilde gördüğümüz bir konu var burada. Büküm kavramı. Büküm kavramının üstüne ayrı olarak bir ders yapacağız. Hatta 10. dersimiz, bu kurun son dersi bunun üzerine. Çünkü çok önemli bir konu. Şimdilik ipucu vermesi için bunu söyleyebiliriz. Eğer ipucudan fazlasını istiyorsanız yine bununla ilgili dersi izleyebilirsiniz. Ne demiştik? Tamlamalarda son kelime büküme uğruyordu demiştik. Keça ve ya da ba ve dersen bakın bükümlü zamirleri kullandım. Onun kızı, onun babası demiş oluyorum. Burada onun dediğim o kişisi bir kadın. Çünkü kadın için olan büküm zamirini kullanmışım. Peki ben burada zamir değil de isim vermek istersem, o kişinin ismini belirtmek istersem nasıl söyleyeceğim? Örneğin burada iki örneğimiz var. Zozan, Sıldan, ikisi de kadın ismi. Keça Zozane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Ya da Bave Sultane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Keçavi ya da Bavevi dersem anlıyorum ki o, yani vi dediğim kişi bir erkek. Çünkü erkekler için olan
bükümlü zamiri kullanmışım. Peki ben yine bunun yerine isim kullanmak istersem Keça, Adari ya da Bave, Hogri, yani bu isimleri büküme uğratmak zorundayım. Bir de şöyle bir şey demiştik. Önceden bu eril büküm eki zorunlu değildi. Yani biraz inisiyatife bağlıydı, opsiyoneldi. Ancak artık o kural değişti ve bunları mecburi tutuyoruz. O yüzden bir sürü kişi, yani kullanmayan bir sürü kişi görebilirsiniz çevrenizde. Ama dediğimiz gibi yani artık kullanılıyor. Eğer kastettiğimiz kişiler, yani onların dediğimiz çoğul, yani onlar diyorsak çoğulsa nasıl söyleyeceğiz? Echawan onların kızı, Bavewan onların babası. Benim yine isimlerde bu çoğulluğu vermem gerekiyor ve yine bükmem gerekiyor ikinci konumda olduğu için. Mevanan dersem misafirlerin kızı, Bave Zarokan dersem çocukların babası. Arkadaşlar az önce o elma örneğinde verdiğimiz gibi hani dedik ya elmanın, elmada, elmadan bunları söylerken hep büküm halini kullanıyoruz dedik. Bakın buraya Zolza'nın, Adar'ın, misafirlerin diyoruz. O un halini kullanıyoruz. Bu yüzden büküm halini kullanmak zorundayız. Evet. Şimdi nesne durumuna geçeceğiz. Bunları bir tekrar ettik. Çünkü artık göreceğimiz şeyler bu üç konuyla ilgiliydi. Em binerin çi dibêje, di dema niha û dema bê de bire ser ditewe. Hevano di dema niha û dema bê de. Ancî gava ez, tu, ew, em, hûn, ew. Gava ez van bikarbînim, yani ez vaneka xer û bihêlim, divê biresira min, anko nesneya min, objeya min her tim bitewe. Du heb xer û nayên bahevdû, du heb tewang nayên bahevdû. Em dîsa bahsettin me hin mînakan dabû, em dîsa li ser wan bisekinin, êdî me koka wan tevî fêm kir ez bawer dikim. Herkes bêjim ez dixwim, tamam ez dixwim êdî em hîn bûne tewakê be. Lê herkes tiştê ku dixwim bixwazim diyar bikim. Sêv wek mînak. Divê ez bêjim ez sêvê dixwim. Divê ez bi serê bitewînim. Min bi çi tewandiye? Bi qartafa tewangê tewandiye. Ez sêvê dixwim. An jî dema bê de ez ê sêvê bixwim. Divê em êdî vî şeklî bêjin. Em neka xerûne di heb xer û nayên bahevdû. Divê yek tewandî be, di dema niha û dema bê de jî bire ser ditewe. Kelandin. Kelandin. Heke tu dikeline tamam mevdî. Divir de pirsgirêk ne? Lê herkes bêjim av, ev tişta ku dikele av be, divê ez bêjim tu avê dikelînî. Tu av dikelînî kêm dimîne, hinek şaş dimîne. Tu avê dikelînî. An jî tu yê bikelînî dema bêye, tu yê avê bikelînî edev divir de bire ser tewya ye. Hevanı bila bala we bikişine melekera kelîne dîtibû lê divir de cih nagire. Kelîn, ji ber ku em nikarin bêjin. Ew lêker bire ser nagire, ne gerguheze, em ê berfirehî dîsa werin ser vê miçarê. Dîsa lêkera vekirinê, ew vedike tamam, me fehm kir. Herkes pace bikarbînin, divê ez bêjim ew paceyê vedike. Hatta di devoka me de êdî ev e bûye ê, wek em dibêjin ew pacê vedike, ez pacê vedikim, tu pacê vedikî, wek pacê, em wisa dibêjin, ya bi rastî ji vir tê, kok paceyê û em bi êyê ditewînin. Di dema bê de jî tu yê paceyê vekî, dîsa divê ez bitewînim bire sera xwe. Em amade dikin, tamam, divir de tiştek tuneye. Lê heke bire ser hebe, em şîv amade dikin na, em şîvê amade dikin. An jî nîniya wê em şîvê amade nakin. Em ê amade bikin, me ev dît. Lê heke bire ser hebe, em ê şîvê amade bikin. Yani dîsa tiştên me bi êye ditewin, tiştên nêr bi îye ditewin, tiştên pırjimar jî bi anê ditewin. Wek mînak ez karim vir de bêjim ez sêvan dixwim. Heke sêv jêkê zaftir be, ez dibêjim ez sêvan dixwim. Yani ez du sêv bixwim, ez dibêjim ez sêvan dixwim. An jî ez ê sêvan bixwim. Divê ez her tim bitewînim. Arkadaşlar, burada çok önemli bir not var. Deman hav, dema bê de bire ser ditewe. Yani diyor ki şimdiki zaman ve gelecek zamanda nesne büküme uğrar. Şöyle söyleyelim.
Şu anda bu zamanlarda hep işte es, tu, ev, em, hun, ev yani yalın zamirleri kullanıyorduk. Zamir yalın olduğu zaman nesne bükümlü halde olmalı. Yani iki tane yalını yan yana kullanmıyoruz. Aynı şekilde iki tane bükümlü halde yan yana kullanmıyoruz. Bu söylediğim şimdilik biraz havada kalabilir. Geçmiş zaman konusuna geçince orada daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Örneklerimize bakalım. Ez duhum az önce gördüğümüz gibi ben yiyorum. Bunda bir şey yok. Ama ben yediğim şey elma ise ben elmayı yiyorum demem gerekiyor. Ne dedik? Elmayı anlamını vermek için hep bükümlü halde kullanıyoruz. Es sevdum. Burada elmanın cinsiyeti dişil kabul edildiği için şuradaki dişil olan eki kullandık. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde gelecek zamanda yine büküme uğratmam gerekiyor. Ezi sevdum. Ben elmayı yiyeceğim demem gerekiyor. Kelandım fiilinde bakalım tutu kelini tamam burada her şey normal. Ama o kaynayan şey su ise benim demem gerekiyor ki sen suyu kaynatıyorsun. Tu ave dikelini. Ave dikelini. Bakın biri sade biri bükümlü. Ya da tuye bikelini sen kaynatacaksın. Tuye ave bikelini sen suyu kaynatacaksın. Arkadaşlar ilk o fiil grubunda kelin kaynamak fiili de vardı. Ama mantığını siz de kurabilirsiniz. Kaynamak geçişli değil. Yani nesne almıyor. O yüzden ben nesneyi büküme uğratamıyorum o tür fiillerde. Şu anda elimde bir nesne yok. Kelin fiili için, kaynamak fiili için söylüyorum. Hani neyi kaynamak, işte kimi kaynamak, bu soruların cevabı olmadığı için onu geçişsiz kabul ediyoruz ve nesne almıyor fiil. Ama kelandın kaynatmak, neyi kaynatmak, suyu kaynatmak, çorbayı kaynatmak bunların cevabı var yani bu geçişli bir fiil. Vekirin açmak fiili evvedike. Yine bunda bir problem yok. O açıyor. Ama nesne kullanacaksan ev paceye vedike. O pencereyi açıyor. Tuye veki sen açacaksın. Tuye paceye veki sen pencereyi açacaksın. Em amadedekin biz hazırlıyoruz. Eğer orada yine nesneyi belirteceksem em şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlıyoruz. Ya da emi amadedekin gelecek zaman cümlesi biz hazırlayacağız ama emi şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlayacağız demiş oluyorum. Arkadaşlar şimdi el seve dokum dersek az önce söylediğim şey ben elmayı yiyorum. Burayı anladık artık. Ancak burada elmayı dediğim şey belirli değil mi? Hangi elmayı yediğim belli. Çünkü çok spesifik konuşuyorum. Ben elmayı yiyorum diyorum. Ne bınafkri, tavanga ne bınafkri değilse artık o herhangi bir elmayı ya da bazı elmaları o belgesizlik halini vereceğim. Yani bu slaytımıza o belgesizliği vermeyi öğreneceğiz. Zaten yine ilk kurda artık çok üstünden geçmiştik bu bınafkri ne bınafkri. Belirtili belgesiz, belirtili belgesiz. Bunları öğrenmiştik. Sanırım çağrışım da yapıyordur. Şimdi tek tek bakalım. Es-seyve duhum. Ben elmayı yiyorum. Bunun İngilizce karşılığı da I eat the apple. Yani the dediğim şey burada çok artık spesifik. Kastettiğim elma çok spesifik. Ama ben bunu belgesiz yapmak istersem, yani herhangi bir elmayı anlamını vermek istersem, nasıl söyleyeceğim? Es-seveke duhum. Es-seveke duhum. Ben herhangi bir elma yiyorum. Yani tabii ki bunun çevresi yine ben elma yiyorum. Ama böyle herhangi bir elma, hani hangi elma olduğu belli değil. Bunun İngilizce karşılığı da I eat an apple dediğimizde orada yani herhangi bir, hangi elma olduğu belli değil. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı, tatlı mı, ekşi mi hiçbir şey belli değil. Bir belgesizlik var. Buradan neyi çıkarıyoruz? Bakın sev elma kelimesi gördüğümüz gibi mor. Bunları da görmüştük değil mi? Bir şey mor olunca hemen dişil olduğu aklınıza gelecekti kelimenin. O zaman ne diyebiliriz? Dişil olan kelimeler için ya da şu e'leri benzetebilirsiniz. Şuradaki e'leri. Belgesizlik anlamını eke ile sağlıyorum. Eke ile sağlıyorum. Eğer nesnem erilse bunu nasıl yapacağım? Ezi hani bıkırım dersek ben evi alacağım. I will buy the house. Ben evi alacağım. O ev çok belli. Ancak ezi haniye ki bıkırım dersem o evin hangi ev olduğu belli değil. Ben
Ben bir ev alacağım ama hangi ev, nerede, büyük mü, küçük mü hiçbir şey belli değil. Bu belgesizliği şuradaki etkiyle sağlıyoruz. Bunun İngilizce karşılığına I will buy a house diyebiliriz. Şuradaki o anlamını, o belgesizlik anlamını veriyor. Tabii ki yine çağrışım yaptığı üzere ekler yekten geliyor ve bir anlamını veriyor. Yani tekillik anlamını veriyor. Peki nesnemiz çoğulsa nasıl yapacağız? Eğer belirtiliyse az önce gördük. Es sevaran benim, ben arkadaşları görüyorum. Burada hem çoğul yaptık hem de nesneyi büküme uğrattık. I see friends diyorum. Ancak ben bazı arkadaşları görüyorum demem için yine bükümlü hali ve belgesizlik halini kullanmam gerekiyor. Es hevalnan benim. Es hevalnan benim. Artık buradaki bu ınan, I see some friends, buradaki some anlamını veriyor. Yani bazı arkadaşları görüyorum. O bazı anlamını veriyor. Özetleyecek olursak arkadaşlar, eki, dişil ve tekil olanlar için kullanılıyor. Eki yine eril ve tekil olanlar için kullanılıyor. Inan ise çoğul olan durumlar için kullanılıyor. Şimdi bir de yine artık bizim klişemiz oldu. Bunların nereden geldiğine bakalım. Çok basit arkadaşlar. Ek, ın hep gördüğümüz şeyler. Biri ek, yekten geliyor, tekillik veriyor. In, hından geliyor, çoğulluk veriyor. Bizim o ilk gördüğümüz V'den E geliyordu, V'den I geliyordu, Van'dan An geliyordu. Davanga bınafkiri yani belirtili bükmekleri. Bunlar yan yana gelerek belgesiz bükmeklerini veriyor. Ek ve eke, dişil ve tekil için. Ek ve i eki, eril ve tekil için. In ve an, ınan, bu da çoğulluk için arkadaşlar. Nihal jem derbasi hingariya xwe bibin wek hergav. Virde pir sene hûn jî heta ji destê we were texmîn bikin bersivê û em bi hev dûre çêkin. Rengên şîn qastan nêrîtiyê dike, rengên mor jî qastan mêtiyê dike, kan bi hev dûre binêrin. Ez kes nabînim. Hevanu binêrin di vir de qartafên tewangê gava tune be, ez kes nabînim. Wate hinek kêm dimîne, wisa qels dimîne. Divêz biresera xwe bitewîne. Di vir de bireser şîne ango, ev kes mêre, ez qala mêrekî dikim. Nexweze çawa bêjim bi tewangên nebinavkirê me dakirin. Tewanga nebinavkiriyan nêr çi bû? Ez kesekî nabînim. Arkadaşlar dedik ki ez kes nabînim, ben kimse görmüyorum ama ben kimseyi görmüyorum diyeceğim ve böyle kastettiğim kişi de herhangi biri, yani herhangi kimseyi görmüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bu arada maviyle belirttiklerim, örneğin bu kes hem dişi olabilir hem eril olabilir. Maviyle belirttiklerim eril. O yüzden de eril olan eki getiriyorum. Em derbasiya duyan bibin ev legund ye. Em divir de em bitewînin. Em çima bitewînin hevalino kabinêrin me gotu bi her tim pişta çek ditewe. Pişta çek ditewe. Hêkê kemasiyan we hebin teqez li astayeken binêrin. Xwe wan hev xwe jî nedirêjin û ev tiştên girîngin. Hêkê hûn bixwazin zimanê xwe bi pêş bixin. Ew li gund ye. Hêkê vê derê jî nebînin. Hêkê ez bêjim ew li gund e, ez zanim ev zaf tê bikaranîn. Lê hevalino ê li gorî rêzman ev kêm e. Divem tiştekî nû lê bikin. Tam binêrin bersivçiye. Ez ew li gundekî ye. Ew li gundekî ye. Ez çi didim wateya li gundekî ama ew gund kîjan gund e em nizanin. Arkadaşlar burada yine ne demiştik? Edattan sonra mutlaka büküme uğruyordu. Ben büküme uğratacağım. Burada eril bir kelime görüyoruz. Mavi renkte belirtilmiş. Ev li gund, eğer ben li gundeki dersem o herhangi bir köyde. Daha doğrusu o bir köyde ama o köy herhangi bir köy. Karşıdaki bunu anlar, yani o köyün belirsiz olduğunu. Em derbasiyasyen bibin li malekemizin li ser paldank rudnim. Li malekemizin li ser paldank rudnim. Em çi bikin paldank bitewînin. Ve em tawanga nebinavkirî bitewînin. Şo ji rengê wî jî diyar e zanîn dawê em ê çi bêjin? Li ser paldankekê rûdin. Min ev mînak ji ber vê da hevalino maleke mezin
maleke masın, tvırde ve katandeke, hem vanaç bir nakın, tvırde püştaçet tavuyaye, çbervişi kartafat tavan geldiye. Eke u eke lihevdu nefın. Evet arkadaşlar, burada bu örneği vermemin sebebi iki tür ek görüyoruz burada. Birincisi şurada vekatandek dediğimiz o tamlamalarda ilk kelimenin aldığı, hatta burada da vekatandek ne binafkiri, malekemasın yani herhangi büyük bir evde. Ama bakın bu tamlamada ilk kelime ne dedik? Büküm hali her zaman ikinci kelimede olur. Ve edatlardan sonra da kelimelerimiz, isimlerimiz büküme uğruyor. O yüzden ser haldan keke dediğimde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Büyük bir evde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Büküm ya tamlamalarda ikinci pozisyonda ya da edattan sonra geliyor ve geldiği başka durumlar var. Bunu da büküm konu derse çok ayrıntılı göreceğiz. Brahim'in dejmire kras bükre. Ev diyare ku bresere çi bükre kras bükre. Bersifeye. Le tiştek kemedi fırde deven bresere bıtavinin. Çibar ku dema beye, dema beye de breser bıtavı. Brahim'in dejmin re zayende krasi diyare nexwaz şava bejim. Kraseki bükre. Ronahi dike tiştek bıxuyne. Dîsa divê bitawe, pozisyona breserê de dîsa. Ev jî dema bêyan nêzik e. Ronahî dike zayenda pirtûkê diyar e. Pirtûkekê bixwîne. Me breserê tamam dîsa. Zilamekî xemgîn ji welat vedigere. Em hîn bûn pişta çekşî ditawe. Em ê divir dita wanga nebin afkirî bikarbînin. Welat ew nêrî bersivê jî dizanin wek van beyanî. Ez ê bêjim çi zilamekî xemgîn ji welatekî vedgere. Min ev minak çi ji bo vê da hevano zilamekî welatekî. Em du hep ekî dibînin lê li hevdû nexin. Zilamekî xemgîn divir de veqetan dike ji welatekî divir de tawange. Arkadaşlar burada iki tane eki görüyoruz. Yine bir tanesi o zilamekî xemgîn üzgün bir adam ama burada ilk pozisyonda olduğu için veqetandek almış. Burada ise edattan sonra geldiği için büküm eki almış. Jivelateki vetkere. Bir ülkeden dönüyor. Üzgün bir adam bir ülkeden dönüyor. Herhangi bir ülkeden. Burada yine belgesizlik var. Eğer bunlarla ilgili eksiğiniz varsa bu anlaşılır bir şey. Çünkü birçok kişinin zorlandığı bir konu bu. O yüzden kötü de hissetmeyin. Üstüne gidebilirsiniz. Çok ayrıntılı işleyebilirsiniz. Ya da böyle kendi kendinize kodlayabilirsiniz. Benim hep söylediğim gibi işte ilk pozisyondaysa ve katandek alır. İkinci pozisyondaysa da sondaysa tavan büküm haline alır. Ya da işte edattan sonraysa büküme uğrar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz bunları. Hevalin heca em hatin daviya vaneye xwe hêvî dikin waneyê ke bi kêrhatê bu sûda war bû heta waneyekê din xwe baş binêrin bi hêviya hevdîtine. Eli hevalin heca mukheratın ferga kurdi ev waneya duyem a asta duyeme ve waneyê de em ê hin gihanekên bingehin bibînin. Gihanek çi bû pêşiyan bersiva vê pirsê bidin. Gihanek hevalno hevokan an jî peyvan bi hevdû re girê dide. Yani em tiştên kin em bisaya gihanekan êdî dirêj dikin, hevokên dirêj kompleks saz dikin. Divê waneyê de em ê gihanekên demkî binêrin. Yani ji aliyê demê ve em ê bi hevdû re girê bidin. Arkadaşlar ikinci kurun ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bazı temel bağlaçları öğreneceğiz yine. Bu bağlaçların görevi zamansal olarak bir mantık kurarak cümleleri birleştirmek. Birazcık özet verecek olursak arkadaşlar. Örneğin piştiku. Zaten bunu bağlaçlarda da edatlarda da görmüştük. Piş tek başına hem sırt demekti hem de sonra anlamını veriyordu. Sonra arka anlamını veriyordu. Eğer ben piştiku dersem artık konum olarak değil, zaman olarak sonra anlamını veriyorum. Bu İngilizce'deki after'a karşılık geliyor. Aynı şekilde very önce anlamını veriyor. Önce anlamını veriyor.
Ben beriku dersem artık zamansal olarak önce anlamını vermiş oluyorum. Bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Demaku ise arkadaşlar, dem zaten zaman demekti. Aynı anda olan eylemleri birleştirmek için kullanıyoruz. Yani aynı anda oluyor. Biri önce biri sonra değil. Bu da İngilizce'deki when'e karşılık geliyor. Hani biz Türkçe'de diyoruz ya, sen geldiğinde ben gidiyorum. O dığında, diğinde biraz bu anlamı veriyor. Niham derbasi wanaya xwe bibin. Pêşî piştî ku tê, em li hevoka xwe binêrin. Ez ê biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Binêrin. Ya yekem çi ye? Çûna malê. Ya duyem çi ye? Xwarina şîvê. Ez ê niha vaneka bi hevdûre girê bidim. Pêşî çûna malê çê dibe ne wisa? Ez ê bêjim piştî ku ez biçim, piştre çi çê dibe? Xwarina şîvê çê dibe. Ez ê şîvê bixwim. Pêşî diçim, piştre dixwim. Piştî ku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Ew ki binêrin bala xwe ji aliyê rêzmanê ve bidin, divir de ê tune ye. Divir de ê tune ji ber ku ev ne demeydi. Ev ne deme. Piştî ku ez biçim malê. Dur de ez dîsa referansek diyar dikim. Kîjan deme, ez ê şîvê bixwim. Ev deme. Ji ber vê jî ez divir de dema bê bikartînim. Arkadaşlar piştiku dedik ki zamansal olarak sonra anlamını veriyor. İlk cümlenize bakalım. Eze biçim mali, ben eve gideceğim. Eze şive buhum, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Önce hangisi oluyor? 1 numaralı eylem eve gitme durumu oluyor. Daha sonra da 2 numaralı eylem olan yemek yeme durumu oluyor. Yani birden sonra 2 geliyor. Ben piştikuyu sonra anlamını ne zaman kullanacağım? Birden sonra kullanacağım. Bu yüzden ben bu cümleyi nasıl söylüyorum? Eve gittikten sonra yemek yiyeceğim. Peki bunun Kürtçe karşılığı ne? Piştiku ez biçim mali, ez şive buhum. Gramer olarak da inceleyelim. Arkadaşlar eve gittikten sonra burada bir zaman kavramı yok artık. O yüzden bakın eze piştiku eze biçim demiyoruz. Buradaki gelecek zaman anlamını veren e'yi kullanmıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz bunu? Yemek yiyeceğim dediğimiz zaman o gelecek zaman ifadesini veriyoruz. Yani bu tam bir gelecek zaman cümlesi. Bu ise yine daha önce de çok defa gördüğümüz bu ile yapılan bir tip arkadaşlar. Ayrıntılı örneklere bakalım. Hevalu em binerin, limina kan binerin. Piştiku ez bixabitim, ez ê bêhna xwe vedim. Pêşî ez dixabitim ne wisa? Pêşî dixabitim, tiştre bêhna xwe vedim. Ev ya yekeme, ev ya duyeme. Piştî ya yekem, ez ya duyem çektim. Piştîku ez bixabitim, ez ê bêhna xwe vedim. Dîsa binêrin, divir de dem tuneye, divir de dema bê heye. Piştîku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Ev ya yekeme, çêkirina sparteka, ev ya duyeme, raketim. Piştî ya yekem ya duyem de. Ez ê çawa bêjim? Piştîku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Dîsa divir de ê tuneye, ev hevoka dema bê ye. Ev lêkereke her du jî lêkerên pêk hatîne bi pêşkiran çêdibin, divan de bi bike tevano. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Ev ya yekeme, ev ya duyeme. Piştî vê ez ê ya duyem çêkim. Ango, piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Piştî ku ez te bigerim, ji malê derkeve. Ya yekem gerîne, ya duyem derketine. Piştî ku ez li te bigerim. Piştî ya yekem, ya duyem hat. Dîsa ev bibûye çêbûye, ev lêkereke bi pêşgirê çêbûye pêk hatiye û bi divir de ketiye. Derketin. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Ya yekem çi ye? Paqijkirin e. Birayê min pêşî paqij bike. Ya duyem çi ye? Qehwekî çêke. Ez çi dibêjim? Piştî ya yekem ya duyem de, piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Arkadaşlar gördüğünüz tüm cümleler piştiku, yani bu yapıldıktan sonra bu olacak gibi bir cümleler. Hepsinde dediğimiz gibi piştikuyla kullandığım, yani bu bağlaçla kullandığım cümlelerde bir zaman kavramı yok. O gelecek zaman kurmadım bunlarla ilgili.
Hepsinde ikinci cümlede var. Hepsinde birinci eylemden sonra ikinci eylem gelecek. O yüzden birinci eylemden sonra ben o sonra ifadesini kullanıyorum. Örnek verecek olursak, piştiko ez bıhabıtım. Ben çalıştıktan sonra ez behna hovedim. Dinleneceğim. Ben dinleneceğim. Piştiko ez spartaka hoçekim. Ödevimi yaptıktan sonra ez rakevim. Uyuyacağım. Piştiko virüsa koronaya hılas bıbe. Koronavirüsü bittikten sonra ez bıgerim. Ben gezeceğim. Piştiko ez de bıgerim. Seni aradıktan sonra jimali derkeve. Evden çık. Bakın bu da bir emir cümlesi. Gördüğünüz gibi gelecek zaman olmak zorunda değil. Ama bildiğimiz bir kalıp olması lazım. Burada örneğin emir cümlesi var. Bunları da görmüştük. Nasıldı mesela? Emir cümlesi de b ile oluşan bir yapıydı. O yüzden örnek alarak oluşmuş. Fiillerde o b düşüyordu. Derkeve. Burada artık b'yi görmüyoruz. İşte İbrahim'in kalkışı bike. Abim temizlik yaptıktan sonra evcimre kahveye gidecek. O bana bir kahve yapacak. Yine burada gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Yine gelecek zaman da bu ile oluşan bir yapı, fiilimiz. O yüzden örnek aldığı için kırın, kırından kırın olduğu için buradaki bu düşmüş artık. Bunu ayrıntılı görmüştük kırın ve kırın değil mi? Her ikisi de yapmak demek oluyordu. Ama kırın İngilizce'deki do'ya benziyor. Kırın ise İngilizce'deki make'e benziyor. Türkçe'de ikisini de yapmak diyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Kırında bir şeyi sıfırdan yapıyoruz, üretiyoruz gibi. Yani olmayan bir şey yapıyoruz gibi. Örneğin kahve. Kahve önce ortada yok. Bir emekle biz onu yapıyoruz. Kırın ise normal böyle spor yapmak gibi olan yapmak eylemi. Aralarında böyle bir fark var. Yani her ne kadar Türkçe çevirdiğimizde ikisi de yapmak olsa da iki fiilin mantığı birbirinden farklı. Tıpkı İngilizce'deki gibi. Nahalcan varım berikuye. Emdisel hemen hevokebilirim. Eze biçim mali, eze şive buhum. Şia yakem çiye, eze biçim mali, çunda maliye, ya duyam çiye, pıştaşçıdıkım, şiv duhum, eze şive buhum. Hekep pişti kubuya, mebgota pişti ku ez biçim mali, eze şive buhum, mevederi femkir. Nahazi çi bejim, eze berikuye bejim. Beriku ez şive buhum, eze biçim mali. Beriku ez şive buhum, eze biçim mali. Eze kenge biçim mali, beriku şive buhum, eze biçim mali. Evet arkadaşlar, şimdi de bu Türkçe karşılığı önce anlamına gelen berikuyu görüyoruz. Dedik ki bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Aynı cümleden devam edelim. Ben eve gideceğim, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Şimdi önce dedik ki ben eve gittikten sonra akşam yemeğini yiyeceğim. Burada da diyeceğiz ki ben akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Tamamen ters mantık birbirine. Önceden ne oluyordu? Birden sonra kullanıyorduk yani sonra anlamını vermek için. Şimdi ise ikiden önce olmasını bastıracağız. İkinci olaydan önce olmasını bastıracağız. Bunu neyle sağlayacağız? Beriku ile sağlayacağız. Beriku ez şive buhum. Akşam yemeğini yemeden önce. Eze biçim mali. Ben eve gideceğim. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Burada zamansal bir kavramdan çok bir kip var. Burada ise gelecek zaman var. Akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Ne yaptık? İki tane farklı cümleyi zamansal mantığına göre birbiriyle birleştirdik. Daha uzun, kompleks bir cümle kurduk. Nahalci emli minakem berikuye binerin. Beriku deyam biçe suke evi biçe mala ciranan. Kabınerin. Peşi çıdık evde. Peşi çıdıke. Deven vebbinin. Peşi diçe mala ciranan. Peşi diçe suke. Kabınerin. Beri biçe suke diçe mala ciranan. Emi çava grebidin. Beriku deyamın biçe suke evi biçe mala ciranan. Disa ciheku bu kahane geçettin demek diyar nakın. Ya hevoka diyem demek diyardike. Beriku ez razım. Divi ez vi kari bikadinim. Beriku ez razım. Bey razına xwe. Divi ez vi kari bikadinim. Beriku tu weri li min bigere. Tu hê nehatiyî. Lê beriku tu werî li min bigere. Hê hatina te çêne bûye. Tu hê nehatiyî. Lê li min bigere piştre ji tê werî. Ez bawer dikim me êdî ev der me fehm kir. Beriku zivistan were em ê hin amadehiyan bikin. Pêşî
em amadehi dikin piştre zivistan têne wisa. Yani bey ku ev zivistan were em ê hin amadehiyan bikin. Dîsa divir de tiştekî demkî tune divir de heye, dema bê heye. Hevoka din berî ku ez te bixim bicehme ji wir. Berî ku ez te bixim hêmil te nexistiye. Berî ku ez te bixim bicehme yani here ji wir. Evet arkadaşlar, şimdi de o önce anlamına gelen örneklere devam ediyoruz. İlkinde olduğu gibi, piştikuda olduğu gibi burada da bağlaçla kullandığımız kısım bir zamansal ifade belirtmediği için burada o e'yi kullanmayacağız. Daha doğrusu gelecek zaman ifadesi belirtmiyor. O yüzden gelecek zaman cümlesi kurmayacağız bunlarla birlikte. İkinci cümleyle kuracağız. Örneklere bakalım. Beri kudiyamın bütesuke, annem çarşıya gitmeden önce evi biçe mala ciranan, o komşuların evine gidecek. Önce komşulara gidiyor, sonra çarşıya gidiyor. Çarşıya gitmeden önce komşuların evine gidecek. Tam olarak bunu söyledim. 2'den önce olan olayı söyledim ve ikinci olaydan yani çarşıya gitmesinden öncesini vurguladım Beriku ile. Beriku ez razım dvez vikari bikadinim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Razan örnek alarak oluşmuş bir türemiş fiil. O yüzden b'yi burada görmüyoruz. Burada ise normal dve ile oluşan bir cümle var. Tıpkı az önce emir kipi olan cümle gibi. Beri kutu varil min bigere, gelmeden önce beni ara. Şimdi bir gelmesi var, bir beni araması var. Benim istediğim ne? Öncesinden beni araması. Yani burada bir dediğim olay araması, 2 dediğim olay gelmesi. 2'den önce diyeceğim yani gelmeden önce bunu vurguluyorum. Beri kutu varil. Gelmeden önce limin bigere beni ara. Beri kutu zivistan vere, emehin amadehiyan bakın. Kış gelmeden önce bazı hazırlıklar yapacağız. Kış gelmeden önce. Önce hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra kış geliyor. Birinci olay hazırlık, ikinci olay kışın gelmesi. Kış gelmeden önce yani ikinci olay gelmeden önce bir olacak. Emehin amadehiyan bakın. Beri ezde bıkım bücehmecbir. Seni dövmeden önce bücehmecbir biraz idiom böyle yani defol buradan anlamına geliyor. Seni dövmeden önce defol buradan. Bunu söylüyorum. Yine seni dövmem örneğin bu cümlede sonra olacak bir şey. İkinci olay. O yüzden o ikinci olaydan önce defolması. O yüzden ne diyorum? 2'den önce yani seni dövmeden önce diyorum burada. Emwerin demakuye. Med astaya kem de evmişar diyeti bu men naha cardin lebineri. Ligori mantığa demeye mübineri. Ez de dibînim, ez kêfxweş dibim. Hevan û divan her du hevokan de jî em ê niha vaneka girê bidin. Lê di her du hevokan de jî ez naxwazim binê kîjan pêşî çêbûye kîjan piştre çêbûyê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim her du di heman demê de çêdibin. Dîtina min û kêfxweşiya min. Bi hev re çêdibin. Ji ber wî ez wek kîjan pêşî kîjan piştre wek vê nanêrim yani. Ez wek heman demê de çêdibin lê dinêrim û çawa dibêjim dema ku ez te dibînim ez kêfxweş dibim. Arkadaşlar bu demaku zaman anlamı aynı zamanda oluşma anlamı veriyordu ve birinci kurda bunu görmüştük. Biraz değinmiştik buna. Cümlelerimize bakalım. Ez te dibînim, ben seni görüyorum. Ez kêfxweş dibim, ben mutlu oluyorum. Arkadaşlar bakın ben seni görüyorum. Ne oluyor burada? Nesne büküme uğruyor. Ne demiştik? Şimdiki zaman cümlesinde ya da geniş zaman cümlesinde ya da gelecek zaman cümlesinde nesne büküme uğrar demiştik. Bükümlü halde kullanılır. Burada da örneğini görüyoruz zaten. Şimdi zamansal olarak bakalım bu iki kavrama. Seni gördüğümde mutlu oluyorum. Tam olarak demek istediğim şey bu. Bunu nasıl birbirine bağlayıp tek cümle yapıyorum? Demaku ile yapıyorum. Demaku ez te dibînim, seni gördüğümde ez kêfxweş dibim, mutlu oluyorum. Bunu gava ile de söyleyebiliriz. Bu da çok yaygın. Gava ez te dibînim, ez kêfxweş dibim. Bu diğerlerine nazaran biraz daha Türkçe mantığa yakın yani. Nasıl şöyle ki burada belirtmek istediğim, altını çizmek istediğim şey hangisinin önce ya da sonrası olması değil. Altını çizmek istediğim şey o
seni görünce mutlu olmam, aynı anda olmaları, mutluluğumun o seninle gelmesi. O yüzden burada hangisi önce hangisi sonrası diye bakmıyorum. Direkt seni gördüğümde mutlu oluyorum diyorum. Nihalci emminaken dema kuyabilirim. Dema baharde kulilk vedibin. Dıvırda ya green boğumun kijan peşi, kijan paçin ne eve. Ev ve buna kulilkan bi bihar çekti. Evet. Şber veji ez bi dema kuye ve kredidim. U hevalname gotubuş bu dema kuye bi taybeti ev kuhnek opsiyonele medastayken de gotubu un hacı dibinin şvay. Kutine. Und karın bejin dema kuyci, und karın bejin gavacı, und karın bejin demacı. Dema baharde kulilk vedibin. Mina kadın dema konverin cemhev em hev duhem bezbikin. Disa ya grink kijan peşi kijan piçrenne eve ya grink çiye ev du bu yer civak hevin ez binevi xezdikim. Çiber bi ez bi dema kuye ve kredidim her du hevokan. Dema ku ez din çeyan dinerim ez aciz dibim. Disa ya grink kijan peşi kijan piçrenne eve ya grink acizyamın u nerinam minan nuçeyan bi heman demek çekbe. Evet, çiber bi ez disa dema kuye bi kartinim. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim, ez pir kêfxweş dibim. Dîsa ya girîng pêşî piştre eve ya girîng çiye kêfxweşiya min û işte bîstina dengê diya min e. Ev bi heman şeklî, heman demê de çêdibin ev e. Dema ku gundê min tê bîra min, girî dikeve qirka min. Dîsa ez naxwazim bêjim pêşî işte girî ket qirka min an jî peşi günde min hat biram ez vanka naxwazim bêjim. Ez dixwazim bêjim yani heman demê de çêdibine dişt. Ne giringe kîjan peşi kîjan pişre. Bu yer ji bo min giringin. Ji ber ez dîsa bi dema kuye ve kredidim. Arkadaşlar şimdi dema kuye ile ilgili olan cümlelere bakalım. Dema bahar te kulilk vedbin. Bahar geldiğinde çiçekler açar. Böyle söyleyebiliriz. Bunu dediğim gibi Türkçe mantığa motomot çevirebiliriz. Yani o dığında anlamını verdiği zaman kullanabiliriz dema kuyu. Burada ku'nun olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu birinci kurda söylemiştik. Ku birçok yerde opsiyonel aslında. Dema ku'da da hem dema diyebilirsiniz, hem dema ku diyebilirsiniz, hem gava diyebilirsiniz. Hep aynı anlamı verecek. Dema konverin cem hev, em hevde hem bezbikin. Yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Bunu söylüyorum. Biz yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Burada öncesi hangi olay, sonrası hangi olay önemli değil. Önemli olan o, yani hemen hemen aynı anda oluyorlar. Önemli olan bu. O yüzden önce ya da sonra diye altını çizmeme hiçbir şeyin gerek yok. Dema ku ez nûçeyan dinerim, ez aciz dibim. Haberlere baktığımda aciz dibim nasıl çevirebilir? Sinirleniyorum gibi. Hem sıkılmak anlamı var hem sinirlenme anlamı var. Yine mantık olarak bakarsanız diyebilirsiniz ki ben önce haberlere bakıyorum sonra işte sinirleniyorum. Ama benim altını çizmek istediğim şey bu değil. Önemli değil. Burada vermek istediğim şey haberlere bakınca sinirli olmam. O yüzden demaku ile bağlıyorum. Bunu böyle de çevirebilirsiniz. Demaku'nun kendinlerim yani haberlere baktığımda ya da haberlere baktığım zaman. Bu da direkt motomot çevresi oluyor zaten. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim, ez pir kêfxweş dibim. Annemin sesini duyduğum zaman ya da annemin sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Dema ku gundê min tê bîra min, köyüm aklıma geldiğinde girî dikeve qirka min. Boğazım düğümleniyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Girî dikeve qirka min bu bir idiom deyim yani. Boğazım düğümleniyor. Buna benziyor anlam olarak. Yine benim için önemli olan işte önce köy mü aklıma geliyor, sonra mı boğazım düğümleniyor? Bu değil kesinlikle. Aynı anda olması. O yüzden bunları demaku ile birbirine bağlıyorum. Em nihalci hindariye xwe binêrin, hevalno dibe hindariyede em ê bi du şeklan em ê hevokên xwe saz bikin. Bi berî ku ye û bi piştî ku ye. Em binêrin û jî pêçî bi xwe bifikirin. Ez ê sparteka xwe çêkim, îpûcekê piştre, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Em ê bi her du şeklan jî çêkin. Niha bir yer bidin, ya yekem eve ne olsa Spartaka çêkirina Spartakan, ya duyem çiye temaşekirina fîlmê. Nexwaz karim bêjim
Pişti yekem duyemti. Ançı beri duyem yekemti. Emi bi her du şıklancı çekin. Em binerin. Pişti ku Spartak xwe çekim. Ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Berevacî vê hevokê çiyevalino nexwe wek mantık berê ku ez li fîlmekê temaşe bikim ez ê Spartaka xwe çêkim. Ne wisa? Berê ku ez fîlmekê temaşe bikim ez ê Spartaka xwe çêkim. Niha bi heman şeklê em ê vê jî çêkin. Em ê bexdanûsan biçînin ya yekem û em ê wan bifroşin ya duyem. Piştî yekem duyem tê, berî duyem yekem tê. Nexwe em dikarin çawa bêjin? Piştî ku em bexdanûsan biçînin em ê wan bifroşin. Piştî yekem duyem hat. Niha jî em ê bêjin berî em wan bifroşin em ê biçînin. Berî ku em bexdanûsan bifroşin em ê wan biçînin. Di hevoka din de jî havîn dibe hewa zav germ dibe. Ez naxwazim binê evkê xêz bikim pêşî havîn tê an piştrekê ez naxwazim binê vê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim? Germbûna hewayê bi havînê çê dibe. Nexwazê çi bikim ez ê bi dema ku yê ve bi hev duregirê bidim. Dema ku havîn dibe hewa zav germ dibe. Ancak ez karin bêjim dema havîn dibe hewa zav germ dibe. Ancak gava havîn dibe hewa zav germ dibe. Hemen işte. Arkadaşlar bu cümleleri her iki yolla da birleştirdik örneklerde bugünkü alıştırmamızda. Bir de Türkçe olarak özet geçelim. Ez ê Spartaka xwe çêkim. Ödevlerimi yapacağım. Birinci olay. Piştre ez ê filmekî temaşe bikim. Sonra bir film izleyeceğim. Şimdi birincisi ödev yapmak, ikincisi film izlemek. O zaman ben bunu nasıl söyleyebilirim? Ödevlerimi yaptıktan sonra film izleyeceğim ya da film izlemeden önce ödevlerimi yapacağım. Her iki şekilde de yaptık. Her iki şekilde de oluşturduk. Piştî ku ez Spartaka xwe çêkim ez ê li filmekî temaşe bikim. Ödevimi yaptıktan sonra film izleyeceğim. Berî ku ez li filmekî temaşe bikim ez ê Spartaka xwe çêkim. Bir film izlemeden önce ödevimi yapacağım. Aynı şekilde oluşturduk. Şimdi aynı şekilde ikinci cümleye bakalım. Em ê bexdanûsan biçînin maydanozları biçeceğiz, biçmek. O em ê wan bifroşin ve onları satacağız. Şimdi önce maydanozları biçiyoruz. Daha sonra da onları satıyoruz. Birincisi biçmek, ikincisi satmak. Birden sonra iki geliyor. İkiden önce biri geliyor. Şimdi bunu cümleye döküyoruz artık. Piştî ku em bexdanûsan biçînin maydanozları biçtikten sonra em ê wan bifroşin onları satacağız. Berî ku em bexdanûsan bifroşin maydanozları satmadan önce em ê wan biçînin onları biçeceğiz demiş oluyoruz. Son örneğimiz havîn germ dibe. Havîn dibe heva zav germ dibe. Yaz oluyor. Hava çok sıcak oluyor. Şimdi burada benim için yani anlam olarak ben şeyi söylemem değil mi yani? Önce yaz gelecek, sonra hava ısınacak. Benim için önemli olan bu değil. Benim burada altını çizdiğim şey havanın ısınmasının yaz ile birlikte olması, yazın gelmesiyle olması. O yüzden beriku ya da piştiku demiyorum. Ne diyorum? İşte yaz geldiğinde havalar ısınıyor ya da yaz geldiği zaman havalar ısınır. Bunu söylüyorum. Demaku havin dibe, hava zav germ dibe. Hava çok ısınıyor. Heli hevalin heca em hatin davya vaneya xwe. Ev wane hinek wane ki wisa hurgulî bu em ê dê me tiştên bingehîn me çareser kirin niha jî em hurguliyan dinêrin. Hevokên dirêj em saz dikin. Hevî dikim sûde var bu. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik ve bu dersimizde böyle biraz uzun cümleler kurmayı öğrendik. Yani çok gramer gibi değildi de biraz ayrıntıya inmek gibiydi. İkinci kurun getirdiği bir şey olarak, bir getiri olarak. Bir dahaki dersimiz yine haftaya Perşembe günü olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer bunlarda sıkıntı çekiyorsanız, örneğin gelecek zamanda ya da şimdiki zamanda, geniş zamanda bunlarla ilgili çok ayrıntılı derslere zaten birinci kur derslerinden ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. İyi günler arkadaşlar. Ele
hevalên hêja û xêratin fêrgeha Kurdî, îro mijara me divêtî û divêtiye, me di asta yekem de divêtiye bi berfirehî dîtibû lê ev her du zav tên tevlihev kirin. Ji hêla watê jî ji hêla rastnivîsê jî. Em bala xwe bidin rastnivîsa wa, hinek tên tevlihev kirin ji ber wê jî min xwast em bi hev du rehîn bibin. Arkadaşlar 3. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde divêtî ve divêti kavramlarını işleyeceğiz. Divêti tanıdık gelecek çünkü birinci kurda ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Zorunluluk kipi olduğunu öğrenmiştik. Ancak bu iki kavram hem yazılış olarak hem de anlam olarak biraz karıştırılıyor. O yüzden ikisini birlikte öğrenelim istedim. Divêti dediğimiz gibi zorunluluk kipi, divêti ise arkadaşlar biraz olabilite, ihtimal belirtiyor bize. Şimdi kullanımlarına bakalım. Em derbasî waneya xwe bibin. Pêşî em hinek divê dubare bikin. Em mînakek bidin, divê ez biçim. Çi tê fehm kirin? Gavaz bêjim divê ez biçim, diyar e ku ez mecbûrim ku biçim. Ez hekez niçim tiştekî xirab bê çêbe. Divê ez biçim. Pêşî divê tê, piştre kirde tê ji bo hevoka me ez û piştre jî pêveber tê. Biçim. Evê dî di hevokê de bû pêveber. Ev lêkera çûnê çawa tê kişandin? Bi heye ji bo erenî, ne heye bo neyînî, rayeka dema niha heye çe û qartafa kesane hiye wek mînak divê ez biçim ji bo li gorî ezê hatiye kişandin. Hevano bînin bîra xwe me çi gotibû? Hemû dem û raweyên ku bi biyê çêdibin em çawa neyîniya wa bi dest dixin? Gava em biyê radikin cêwî de netînin ew ê dibe neyînî. Ev di dema bê de jî wisa ye, divêtî de wisa ye, ferman de wisa ye. Gavaz dibêjim biçe. Ew dibe ferman neyîniya wî çawa ye, dîsa ez biyê radikim dibêjim neçe. Her tim bi diçe netî dibe neyînî. Em lêkera yekem binêrin çûn lêkereke ku zav tê bikaranîn, koka wî tenê çê ye, divê ez biçim, divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Li gorî kesan, li gorî kirdeyê, qartafên kesane tê hevano. Wekî din cihê divê her tim aynî ye, kirde xerû ye, lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Em li lêkereke din binêrin, xwarin, koka wî tenê xwe ye. Em ê neyînî bikin vê lêkerê, em ê çawa bêjin? Divê ez nexwim, divê ez nexwim, divê tu nexwî, divê ew nexwe, divê em nexwin, divê hûn nexwin, divê ew nexwin. Tenê birabû cêwî de nehat. Ew qas. Em li lêkereke pêkhatê binêrin, rabûn ji bûnê bûye rabûn, diyare ku bi pêşkirê çêbûye. Di waneya borî de jî me dubare kiribû heke lêkerek bi pêşkirek çêbe, ew bi naye bikaranîn. Ew bi êdî dikeve. Lê ne tê bikaranîn. Em mînakan binêrin, divê ez rabim, divê tu rabî. Binêrin di navber de rabibim em nabêjin, rabim. Divê tu rabî, divê ew rabe, divê em hûn ew rabin. Hekez bixwazim neyînî bikim, divê ez diyar bikim ku ew lêker neyînî ye. Ez ê çi bikim? Ez ê neyê tênim bînim navbera ra û bêyê. Ra û koka dema niha. Divê ez ranebim, divê tu ranebî, divê ew ranebe, divê em hûn ew ranebin. Ew qas hadiye. Divêtî ew qas bu. Arkadaşlar divêyi zaten birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Birazcık da özet geçelim burada. Kullanım olarak dedik ki zorunluluk gibi, örneğin gitmeliyim, gitmemeliyim, yemeliyim, yememeliyim. Bunu ifade ederken kullanıyoruz. Başta her zaman divêyi kullanıyoruz. Divê, tuttuk bunu. Sonra kirde yani öznemiz geliyor. Örneğin ben için ez, divê ez. Sonra da yüklemimiz gelecek. Örneğin çün gitmek fiili için divê ez biçim, ben gitmeliyim oldu. Peki bu biçim, yüklemim nasıl oluyor? Yani fiilim hangi şekilde kullanılıyor, çekimleniyor? Divêtî için bu geliyor başa. Eğer olumsuz yapacaksam b'yı atıyorum yerine ne getiriyorum? Şimdiki zaman kökünü yine kullanıyorum. Ez için kişi ekini kullanıyorum. Yani benim öznem için gelen kişi eklerini kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bunun altını çokça çizmiştik. Sadece divêtî'de değil.
B ile ilgili olan bir sürü biz keep de gördük, zaman da gördük. Bunların hepsinde olumsuz yaparken b'yı atıp yerine ne getiriyorduk? Örneğin emir kipinde böyleydi, gelecek zamanda böyleydi ya da yakın gelecek zaman mesela ezdikim biçim, gitmek üzereyim. Orada b'yı gördüğümüz her zaman b'yı atıp yerine ne getirerek olumsuz yapabiliriz cümlemizi. Şimdi fiil örneklerimize bakalım. Çun çokça kullanılan bir fiil. Kökü sadece ç, şimdiki zaman kökü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiki zaman kökünü bir sürü yerde kullanıyoruz. Yani sadece şimdiki zamanda değil. Bunu da çokça belirttik. O yüzden bunu şu aşamada, ikinci kurda ezberlemeniz önemli. Zaten sıra sıra vermiştik. Çok kullanılanları liste şeklinde verdik. Onları mutlaka ezberleyin. Eğer onlara ulaşmak istiyorsanız da birinci kurun şimdiki zamanla ilgili 3 ayrı dersi vardı. Onlara bakabilirsiniz. Orada liste şeklinde var. Şimdi örneğimize bakalım. Ve ez biçim, ben gitmeliyim. Artık sadece özneye göre çekimleyeceğim fiilimi. Bu ve şimdiki zaman kökü aynı kalıyor. Özneye göre kartafa kesane çeşitli işte kişi eklerini getireceğim. Ve ez biçim, ve tu biçi, ve ev biçe, ve em hun ev biçin. Başka bir çok kullanılan fiil, huarın yemek yemek fiili. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Şimdi burada olumsuz yapacağız. Ne yapıyoruz? Sadece b'yı atıp yerine ne getiriyoruz? Yine raika demanaha yani şimdiki zaman kökü, kartafa kesane kişi eki aynı kalıyor. Ve ez nehun, ben yememeliyim oldu. Şimdi bunu bütün öznelere göre çekimleyelim. Bütün zamirlere göre. Ve tu nehui, ve ev nehue, ve emhun ev nehun. Zaten çoğullar için olan kişi ekimiz aynıydı. In'dı sadece. In ve neydi. Şimdi de örnekle oluşmuş bir türemiş fiile bakacağız. Rabun fiili. Bu arkadaşlar bun, olmak fiilinin başına ra örnekli gelmiş ve rabun uyanmak fiili olmuş. Örnek alarak oluşmuş fiillerde ne dedik? Bu düşer dedik arkadaşlar. Olumsuzunda değil ama olumlusunda b'yı kullanmıyoruz yani. Ve ez rabım, ben uyanmalıyım dedik burada. Bakın bım değil. Ve ez rabım demiyoruz. Ve ez rabım diyoruz sadece. Ve tu rabi, sen uyanmalısın. Ve ev rabe, o uyanmalı. Ve emhun ev rabın, biz uyanmalıyız. Siz uyanmalısınız, onlar uyanmalılar. Arkadaşlar olumsuzluğunu belirtirken neyi kullanmak zorundayız? Yoksa onun olumsuz olduğunu anlayamayız. Ama neyi yine nerede kullanıyoruz? Örnek ve şimdiki zaman kökünün arasında kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü hep tekrar ettiğimiz bir şey var. Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiil. Burada da asıl fiilimiz bun olduğu için, onun da kökü B olduğu için B'nin önüne getiriyorum ben ekimi. Her zaman asıl fiilin önüne gelir arkadaşlar. O yüzden olumsuz yapacaksam nasıl söyleyeceğim bunu? Dve es ranebim. Dve tu ranebi. Dve ev ranebe. Dve emhun ev ranebin. Bu dvet yani zorunluluk kipinin özeti bu şekildeydi. Nihacem dervasi dibe kuyabilirin. Çoğuk vate dışbeçe dışbe belki ya Türkiye Kurdi de jiye belki. Yani neteni Türkiye. Dibe ku belki un karın her bir yancı bir karbinin. Em li hevok ebilirin. Dibe ku ez biçim amede. Dibe ku ez biçim amede. Em çi femdikin jibir? Dibe ku ez biçim amede li dibe ku ez neçimji. Yani ne tekaze. Ne sersadi sad. Ez biçim amede. Tişteki uzatıneye. Teni ihtimalek heyet burada. Dibe ku ez biçim. Dibe ku ez neçim. Çava çedbe binerin. Dibe ku disa serideye. Disa kırda hatiye. Lekera meheye. Leker jitçiye pekte disa ne. Disa rayka demanha. Disa kartafa kesene. Aynıye. Eşkur femdikim. Ne dveyedi. Dibe ku ez. Dibe ku femdikim. Kudu burada ihtimalek heye. Hevano dibe tena seri xwe dibe lêkere jî xwe ji vir tê lêkera bûnê tê ji lêkera bûnê tê ew kartafa demanha bê koka demanha jî ji bo keseseyem kartafa kesaneyê dibe kabinên çawa pêktê gava kesek ji were bêje wek mînak em qavekî vexwin dikarin bêjin erê dibe dîsa wek ew kekê dibûrde. Yani ne tekaziyek ev. Arkadaşlar şimdi dibeku'yu inceleyelim. Dibeku dedik bu olabilir anlamını veriyor. Bilmek anlamını veriyor biraz. Ve belki, Türkçesi belki
Kürtçe'de de çok fazla belki kullanılıyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi cümlemize bakalım. Dibe koz biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Ahmet'e gidebilirim ya da belki Ahmet'e giderim. Bu yani anlam olarak ikisi aynı şey. İkisinde de ihtimal var. %100 değil. Ben Ahmet'e gitmeliyim gibi değil bu. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. Burada sadece bir ihtimali konuşuyoruz. Nasıl oluşuyor? Dibe'ye çok benziyor arkadaşlar. Dibeku geliyor dibe'nin yerine. İhtimal belirtiyor bize. Öznemiz geliyor burada. Bu örnek için as. Fiilimiz geliyor. Cümledeki yüklemimiz yani. Peki yüklem nasıl oluşuyor? Tıpkı dive'deki gibi. Olumlu için bu, olumsuz için ne? Şimdiki zaman kökü ve kişi eki geliyor arkadaşlar öznemize göre. Bir de arkadaşlar dibeku dedik ki bu bir olabilite veriyor değil mi? Olabilite olmak fiili. Buradan aklınıza kalsın. Bun olmak fiiliydi. Bunun şimdiki zamanda üçüncü kişiye göre çekimlenmesi dibe. Ben dibe dediğim zaman olabilir anlamını veriyorum. Örneğin biri size bir şey teklif ettiğinde dibe derseniz olabilir. Bu anlama geliyor. Aslında dibeku da biraz buradan geliyor. Yani o olabiliteyi veriyor bize. Bunun şimdiki zaman kökünün B olduğunu söyledik. D şimdiki zaman eki. E ise üçüncü kişiye göre kişi eki. Arkadaşlar bunu belki ile oluşturacak olursak bu cümleyi. Belki ez biçim Ahmet'i. Bunu her durumda ikisi yerine kullanabilirsiniz. Şimdi örneklerimize bakalım. Nahalcem miyake xobinerin. İro hava bi avre dibeku baran bibare. Em hava edinirim dibecin İro bi avre. Dibeku bibare le dibeku ne bareci. Ne tekaze, ne sadisade. Dibeku azmin hesam bibe. Ama dibeku ne beci. Disa ne sadisade. Tev ihtimale. Und karin cihe dibekuye de belki ecibi karbinin vaktidir de belki em ve havine biçim velid. Belki em ne çinci. Dibeku em ne çinci. Tevci çedbin. Disa hamyan da ihtimal ne var no. Dibeku az carek edin tebi binim. Le dibeku ne binimci. Kabın erin dır da için neyin ye. Dibeku em ne çin meyvandariye. Le dibeku biçinci. Yoksa dibeku biçinci. Gori evi hat yakışandı. Karimin zahfe. Dibeku az derenk verim mali. Disa ne sersa disa de. Belki dibeku zu verim yani. Karimin heki bıkada ezi zu verim. Ne sersa disa de. Arkadaşlar burada belki ve dibeku ile ilgili örnekleri görüyoruz. Şimdi tek tek bir bakalım. İro hava bi avre. Dibeku baran bibare. Bugün hava bulutlu. Yağmur yağabilir. Ya da belki yağmur yağar. İkisi de anlam olarak aynı. Ben havaya bakıp yağmurun yağma olasılığının yüksek olduğunu biliyorum ama hala bir ihtimal. Ben hala yağmurun yağdığını görmüyorum. Belki diyorum, belki yağar ama belki de yağmaz. Yani %100 bir kesinlik yok. Dibeku azmin hevsam bibe. Sınav kolay olabilir. Kolay olabilir de ama olmayabilir de. Bu bir sadece öngörü, bu bir kesinlik değil. O yüzden dibeku'yu kullanıyorum. Bunun yerine belki de kullanabilirsiniz. Belki azmin hevsam bibe. Böyle de diyebilirsiniz. Belki ve havine biçim veled. Bu yaz memlekete gidebiliriz. Ama gitmeyebiliriz de. Yine sadece bir ihtimal. Dibeku az carek edin de ne binim. Belki seni bir daha görmem. Yine bu sadece bir ihtimal. Ve burada olumsuz halini görüyoruz. Ditin, görmek fiilinin şimdiki zaman kökü bin. Arkadaşlar bu bin olacak şapkalı. Ne binim. Bin şimdiki zaman kökü. Olumsuz yaptık. Ne getirdik başına? Ise kişi eki ez için. Dibeku ev ne çin meyvandariye. Onlar meyvan misafirdi. Meyvandari misafirlik oldu artık. Onlar misafirliğe gitmeyebilir ya da belki onlar misafirliğe gitmezler belki de kullanırsam. Ama gidebilir de yine hep ihtimal var burada. Karimin zahfe, işim çok. Dibeku ez derenk verim mali. Eve geç gelebilirim ya da belki kullanacaksam belki ez derenk verim mali. Belki eve geç gelirim. Yine hepsinde ihtimal var. Hem de metn ekibinlerin ha ev metna hinkereye çünkü burada rupeleji dibinin karinleji binlerin divre du kesene felatu sinem eminaha bıkarana dibeku belki binlerin hevalno peşem binlerin felat beje sinem yepiş dizaninge hiç çibiki vakit tuji dizani ezebibim parezer eze sağla peşin staçe bikim dibeku Ez piştî wê dest bi lîsansa bilind bikim.
توی çibiki kabnerin dibeku ez piştî dest bi lisansa bilind bikim lê dibeku nekim jî ne sersedî sedev ihtimal edifirde. Ez ê karî rojnamegeriyê bikim. Dibeku ez di televizyonekî de bixebitim. Dîsem dibekuyê dibînin lê dibeku ez nexebitim. Ev ne teqeziye. İhtimale heye jî. Ez dixwazim ji bo televizyonan nûçegihaniyê bikim. Xwestekekî ye, li gorî wî xwestekî ihtimalekî ye ji bo felatê. Tu yê li Îstanbolê bimînî? Nizanim. Dibe ku ez biçim Amedê. Çixwe ev nizanim hinek îpucu jî dide me. Nizanim. Dibe ku biçim, dibe ku neçim jî. Ne diyare yani ihtimale ji bo me. Belkî ez jî li Amedê bixebitim. Kabnerin. Belkî ez jî li Amedê bixebitim. Belkî nexebitim jî. Belki nexebitim jî. Tenê ihtimale. Felatçı dibêje baş e. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Sayfa sayısı 55, ikinci kurun 55. sayfası. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Burada dibeku ve belki'nin kullanıldığı cümleler var. Şimdi hep birlikte biraz bakalım. Sinem ki pişti zanige çibiki. Diyor ki bu tipik bir gelecek zaman cümlesi. Üniversiteden sonra ne yapacaksın diyor. Bakın yine böyle oluşmuş. Gelecek zaman çünkü. Vakit tuji dizani ezebibim parezer. Senin de bildiğin gibi, bakın bu bir kalıp, bunu ezberleyebilirsiniz. Vakit tuji dizani, senin de bildiğin gibi, senin de bildiğin üzere ezebibim parezer. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Ben avukat olacağım. Eze sağla peşin staj yapayım. İlk sene sağla peşin staj yapacakmış. Dibeku ez piştüvi des bir lisansa bilind bikim. Belki ondan sonra piştüvi lisansa bilind yüksek lisans arkadaşlar. Yüksek lisans yaparım. Diyor ki ondan sonra yüksek lisans yapabilirim diyor. Yine bir ihtimalden bahsediyor. Bir kesinlik yok. Arkadaşlar yüksek lisans yapmalıyım deseydi Sinem nasıl söyleyecekti bunu? Sadece dibeku'yu kaldırıp yerine dive getireceğiz. Dive ez piştüvi des bir lisansa bilind bikim. Ondan sonra yüksek lisansa başlamak zorundayım demiş oldu burada. Diye çibiki sen ne yapacaksın? Ezekari rojname geriye bikim. Ben gazetecilik yapacağım. Dibeku ez de televizyon ekide bixebitim. Dibeku ez de televizyon ekide bixebitim. Diyor ki bir televizyonda çalışabilirim. Çalışabilirim. Ez dixwazim ji bo televizyonan nûçegihaniyê bikim. Ben televizyonlar için muhabirlik yapmak istiyorum diyor. Bakın burada bir isteği var ve ona göre bir ihtimalden bahsediyor. Bu isteği doğrultusunda. Tüyeli İstanbul'u bimini. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. İstanbul'da mı kalacaksın? Bu man fiilinin şimdiki zaman kökü sadece mindi. Bimini, tuye bimini gelecek zaman cümlesi kurduk. Nizanım. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size bir şey hatırlatayım. Birinci kurda bunu görmüştük. Normalde geniş zaman ve şimdiki zaman yanıtı kullanılan yerlerde ez dişim gidiyorum, ez naçım gitmiyorum. Hep nail olumsuzluk yapıyorduk. Sadece iki fiil vardı nı ile olan. Bunlardan biri zanim yani bilmek fiiliydi. Örneğin bunun olumlusu zanım, olumsuzu nizanım. Diğeri ise karim yani yapabilmek fiiliydi. Dıkarım yapabilirim, nıkarım yapamam. Onda bir bilgisini verelim. Dibeku ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Eğer zorunluluk olsaydı yine burada nasıl diyecektik? Dive ez biçim Ahmet'e. O diveden ben anlayacaktım ki ben Ahmet'e gitmeliyim, gitmek zorundayım. Bir zorunluluk var orada. Belki ez jili Ahmet'e bixebitim. Belki ben de Ahmet'te çalışırım. Başe. Peki iyi diyor. Dive an dibeku. Nihayme her can benim bahevdu. Em duhab minakim vek hev binirin. Dive ez biçim zanın gehe. Dibeku ez biçim zanın gehe. Li her du minakam binirin. Cuda hiç ye. Dive ez biçim, dibeku ez biçim. Dive ez biçim zanın gehe de selsa disat takaziyek heye. Takazı dive ez biçim yani ihtimali gidin bo mümküneye. Dive takaz ez biçim. Dibeku'ya de ya hevoka diyen de dibeku ez biçim zanın gehe burada ihtimal heye. Dibeku biçim, dibeku ne çimşi. Ne takazir tüneye divirde. Arkadaşlar şimdi ikisinin yan yana olduğu aynı cümleyi görüyoruz. Biri dive ile oluşturulmuş, biri dibeku ile. Karşılaştıralım.
Divê ez biçim zanîngehê, üniversiteye gitmeliyim. Dibeku ez biçim zanîngehê, üniversiteye gidebilirim. Divê ve dibeku bu tek cümlenin anlamını değiştiriyor. İki anlam veriyor bize. Divê ile kullandığım cümlede kesinlik var. Takas kesin demek ya bir kesinlik var. %100 var. Divê ez biçim kesin gitmeliyim. Dibeku ikinci cümlede dibeku ez biçim zanîngehê yani üniversiteye gidebilirim ama gitmeyebilirim de bir ihtimal var. İhtimal ekleyedir burada. Yani %50 ihtimal. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. İkisinin yazılışına da bakın arkadaşlar. Divê şapkalı dibeku şapkasız Yani ikisi çok karıştırılıyor. Dibeku yazan çok var ama dibeku bu dibe Bu da divê Yani biri şapkalı biri şapkasız. Yazılışını birbirine karıştırmayın o yüzden. Bir de divê ku diyen var. Mesela ku'yu divê ile birleştiren var. Yok arkadaşlar. Divê tek başına, dibeku birlikte. Yani yazılış olarak, doğru yazmak olarak buna dikkat edin. Anlam olarak da dediğim gibi divê'de kesinlik var. Dibeku'da bir ihtimal var. Nihacem derbasi hindariyan xwe bibin. Bir de hevok hene em li gorî kevanekê vaneka biguherînin. Serê min diêşe ez ê biçim nexweşxaneyê. Em ê vê hevokê bi divêtiyê dîsa saz bikin. Serê min diêşe tamam. Nihazê divê bikarbîne. Divê dihat serê. Ve ez biçim nexweşxaneyê. Arkadaşlar Serem'in değişe başım ağrıyor. Diyeceğiz ki işte hastaneye gideceğim diyor. Bunu divet yani zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Ne diyeceğiz? Başım ağrıyor. Hastaneye gitmek zorundayım. Serem'in değişe tamam başım ağrıyor. Şimdi hastaneye gitmek zorundayım. Zorunda anlamını vermek için dive başa geliyor. Ben için ezi kullanıyorum. Fiilimi kullanıyorum. Biçim yine bu ile oluşturdum. Şurada gelecek zaman cümlesi ama bu gelecek zaman cümlesi değil. O yüzden kullanmayın burada. Ve ez biçim nexweşxaneyê. Hastaneye gitmek zorundayım. Bir de arkadaşlar kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Türkçe'de bazen nesnenin sona geldiğini görüyorsunuz. Bunun üstüne belki ileride ayrı bir ders yaparız. Bu çok böyle kitaplarda yer almayan bir kural. Şöyle söyleyeyim. Pozisyon olarak yer değiştirdiğimiz fiillerde genelde o dolaylı tümleç, Türkçedeki dolaylı tümlece karşılık gelen kavram sona gidiyor. Örneğin çün gitmek fiili. Hatin gelmek fiili. Bakın bir yerden bir yere geliyoruz. Pozisyon değiştiriyoruz. Es hatin mali. O yüzden o mali sona gidiyor. Ya da ketin düşmek fiili. Es ketim erdi. Ben yere düştüm. Pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde o dolaylı tümleç hep sona gidiyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yani kitaplarda bulmayacağınız bir özellik. Aklınızda olsun eğer hani bazen derseniz niye eze şive buhum ben yemek yiyeceğim dediğimizde yemek niye sonda değil de eze biçim male dediğimizde male niye sonda. Bu yüzden arkadaşlar eğer bir fiil hareket belirtiyorsa pozisyon değiştiriyorsa bunlarda dolaylı tümleç kavramına gelen o aslında biz bunları da nesne diyoruz. En arkaya gidiyor cümlenin sonuna gidiyor. Ceyran Tüne'ye elektrikler yok. Tıbecin hatta var için naye. Akşama kadar işte gelmeyeceğini söylüyorlar. Em vê hevokê bi dibekuyê çêkin ji ber ku ciwatê ji diyar dibêjin heta varê jî nayê lê teqez nizanin tenê wisa dibêjin. Burada bir aslında bunun cümleden bunun bir ihtimal olduğunu zaten anlıyoruz. Akşama kadar gelmeyeceğini söylüyorlar ama bu kesinlik değil. Akşama kadar gelmeyecek demiyorlar yani. Yani orada bir ihtimal var sadece. Bunu dibeku ile oluşturacağız. Em çava bêjin ceyran tuneye dibeku hatta evareji neyi? Elektrikler yok. Belki akşama kadar da gelmeyecek. Gazete dikin were vederi. Gazete dikin were vederi. Seni çağırıyorlar. Buraya gel. Şimdi bunu divet ile oluşturacağız. Zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Parantezin içinde verilen kavram kip. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Gazetedeyken seni çağırıyorlar duruyor. Karşımızdakine sesleniyoruz ikinci kişiye. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Gazetedeyken divetueri vederi. Emir kipinde ne yapıyoruz? Vere. Bu artık gel demek oluyor. Ama divetide nasıl söyleyeceğiz bunu? Divetueri. Her ne kadar emir verirken tu söylememize gerek yoksa da divetide bu var. Hevale min dixwazin hînî Kurdî bibin. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyorlar. Ew di fikrin ku biçinin suya Kurdî.
Onlar Kürt Enstitüsü'ne gitmeyi düşünüyorlar. Şimdi zaten düşünüyorlar. Buradan aslında bir kesinlik olmadığını anlıyoruz. Em fem dikin ku divre teqazî tune ihtimal heye. Nexwe me çawa bêjin hatê vê derê bi heman şeklî dimîne ya din de em ê êdî xwe diyar em ê dibe ku yê bikarbînin. Hevalên min dixwazin hînî Kurdî bibin. Dibe ku ew biçin enstitüya Kurdî. Zaten burada düşünüyorlardan onun ihtimal olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyor. Onlar Kürt Enstitüsü'ne gidebilirler. Yani, ya da şöyle diyebiliriz. Belki o bütün enstitüler Kürt'ü, belki Kürt Enstitüsü'ne giderler. Bu şekilde de kullanabiliriz. Gele varın heca em hatin davya vaneye xwe. Vaneye ki xweç bu yani jana rojane de em car zav tepkaran zav derdi keve peşame. Şber ve şimdi fasem her duyan rubru bikin u him bibin. Hatta vaneye ki din xwe baş binirin bi xatirê we. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu kolay bir dersti. Zaten yarısını daha önceki burada görmüştük. Ancak dediğim gibi bunu ayrı olarak ders gibi işlememizin nedeni ikisinin çok fazla karıştırılıyor olması ve günlük hayatta çok fazla kullanılıyor olması. Umarım siz de artık ikisinin ayırdığına varabilirsiniz. Farkını öğrenmişsinizdir. Bir dahaki dersimize kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Havalên hêja û xêratên pêrga Kurdî îro micara me cinavka vegerok xwe ye ez bawer dikim ku hûn jî wisa difikirin ev xwe zav tê bikaranîn. Di vê waneyê de em ê hînî bikaranîna wê bibin ka di kîjan rewşan de tê bikaranîn. Gava çi dibe em dibêjin xwe. Arkadaşlar 4. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cinavka vegerok xwe kavramını işleyeceğiz. Artık cinav biliyorsunuzdur zamir demekti. Yani bir zamir türünü işleyeceğiz aslında. Peki hangi zamiri? Cinavka vegerok arkadaşlar dönüşlülük zamiri demek. Dönüşlülük zamiri. Veger zaten dönmek demekti. Oradan geliyor. Türkçe'de bunun karşılığı dönüşlülük zamiri kendi var. Ama Kürtçe'de bunun karşılığı hue. Yani dönüşlülük zamiri hue. Kullanımı ise Türkçe'dekinden farklı. Onun da bilgisini verelim. Çünkü Türkçe'de arkadaşlar işte kendi, kendim, kendisi böyle onu kişilere göre söyleyebiliyoruz ama hue asla ama asla hiçbir eki almaz. Hep böyle alınır. Hüküm eki almaz, kişi eki almaz, hiçbir eki almaz. Böyle sade olarak kullanılıyor. Şimdi ilk dersimize geçelim. Em peşmet nafı bıxının. Navimin sozları. Xuşkeke min heye. Navi xuşkamın ruşene. Ez o xuşka sıbahan zura dibin. Ez bu xwe hişyar dibim. û xuşka xwe jî hişyar dikim. Em piştî taştê spartekên xwe çê dikin û derdikevin derve ji xwe re dilîzin. Ez ji xuşka xwe zav hez dikim. Arkadaşlar burada bir metin var ve burada xwe'nin farklı farklı kullanımları var. Yani hepsi aynı kullanım değil. Şimdi biraz analiz edelim bu metni, inceleyelim. Benim adım Sözdar. Bir kız kardeşim var. Kız kardeşimin adı Ruşen'dir. Tamam, buraya kadar biliyoruz zaten. Ez xuşka xwe sıbahan zurat bin. Ben ve kız kardeşim sabahları erken uyanırız ya da erken uyanıyoruz. Bakın bir kullanımı burada. Ben ve kız kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir ipucu vereyim. Bunu bizim öğrencilerimiz de çok soruyor. Hatta bu yanlışı da çok yapıyorlar. Benim kız kardeşim dersem xuşkamın doğru bir kullanım. Ama kız kardeşim yani mantık olarak direkt kız kardeşim böyle söylüyorsak xuşka xwe daha doğru. Birazdan çok ayrıntılı bunun kullanımını göreceğiz. Ez bi xwe hişyar dibim û xuşka xwe jî hişyar dikim. Bakın burada da bir xwe görüyoruz. Ez bi xwe hişyar dibim. Ben kendim uyanıyorum. Burada ne var arkadaşlar? Burada vurgu var değil mi? Biraz vurgu var burada. Xuşka xwe jî hişyar dikim az önce gördüğümüz kullanım. Kız kardeşimi. Bakın yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bu kullanımda xwe kullanıyorum. Ve kız kardeşimi de uyandırırım ya da uyandırıyorum. Em piştî taştê spartekên xwe çê dikin. Biz kahvaltıdan sonra ödevlerimizi yapıyoruz. Bakın yine tıpkı buradaki gibi benim ödevlerim demiyorum. Ödevlerimi ya da ödevlerimizi diyorum. O yüzden yine xwe kullandık. U derdikevin derve xwe dilîzin. Bu da Türkçe'de olmayan bir kullanım ve dışarı çıkıyoruz.
kendimize oynuyoruz. Aslında bunu motomot çevirirsek böyle. Zaten bu Türkiye'de de çok fazla şey olan, tiye alınan bir konu. Kendime gidiyorum, kendime çalışıyorum, kendime geliyorum. Ama arkadaşlar Kürtçenin mantığında bu var. Yani çünkü dillerin mantıkları birbirinden farklıdır. Tabii ki doğrudan Türkçe'ye çevirince ya da Kürtçe düşünüp Türkçe söyleyince böyle şeyler olabiliyor ama dediğim gibi yine bunun bir temele dayanan bir konu. Böyle bir kullanım Kürtçe mantığında var. Yani kendimize oynuyoruz, böyle kendi halimizde oynuyoruz gibi belki düşünebilirsiniz. Ez huşkaho zafezdikim. Yine tıpkı şuradaki kullanım. Ben kız kardeşimi çok seviyorum. Yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bunları tek tek açıklayacağız bu gramerlerine göre analiz ederek. Em li pêşî rewşa yekem binêrin. Bireser û kirde hema kes bin. Ango bireser vegere li ser kirdeyê, cînavka vegerok xwe tê bikaranên. Çi dibêje di vir de hevano? Dibêje bireser û kirde yek kes bin, heman kes bin. Yani keseke duyem tuneye. Tenek yek kes heye. Em mînaka vederê binirin. Ez xwe dibînim. Kabinêrin ez xwe dibînim. Ez û xwe di vir de heman kesin. Kesek te neheye. Keseke duyem tuneye. Her du jî ev kesin. Ji ber wê em cînavka vegerok xwe bikartînin. Ez xwe nabînim, dîsa neyniya wê heman kesin ez xwe bikartînim. Tu xwe dibînî, dîsa heman kesin. Tu xwe yani her du jî kesan ji kesa duyemin. Kesekî ku hemberî me wek numune. Ji ber wî em dîsa dikarin bikarbînin. Tu min dibînî. Di vir de em êdî xwe nikarin bikarbînin hevalno. Ji ber ku ev kesa duyeme, an jî kesê duyeme. Ev jî kesa yekem, an jî kesê yekeme. Du kes hene di vir de, ne kesek. Ji ber wê em êdî nikarin di vir de xweyê bikarbînin. Arkadaşlar birinci durum rewşa yekemde diyor ki bireser û kirde heman kesbin. Yani nesne ve özne aynı kişi ise, yani nesne tekrar özneye dönerse, özneyi işaret ederse bize bu dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Şu örneğe bakalım bir. Ez xwe dibînim. Ben kendimi görüyorum. Bakın burada ben dediğim kişi ve kendim diye kastettiğim kişi aynı kişiler. Yani toplamda bir kişi var burada, iki kişi yok. Yani özne ve nesne aynı kişiyi gösteriyor. O yüzden burada xwe kullanıyoruz. Dediğim gibi belki Türkçesini düşününce evet Türkçe'de de ben kendimi diyorum ama xwe ile Türkçedeki kendi biraz kullanım olarak birbirinden farklı. O yüzden öyle düşünmeyelim. Şuradaki örneklere de bakalım. Ez xwe nabînim. Ben kendimi görmüyorum. Yine aynı şekilde tek bir kişi var. Tu xwe dibînî. Sen kendini görüyor musun? Bakın burada da aynı kişiler. Yani ikinci tekil kişi var her iki durumda da. O yüzden yine xwe kullandım nesne yerine. Üçüncü örnekte tu min dibînî. Burada arkadaşlar sen beni görüyorsun. Bakın sen ve ben farklı kişiler. Artık burada iki kişi var. O yüzden ben burada artık xwe'yi kullanmıyorum. Belli hevano. Niha em werin rewşa diyem. Dibêje çi bireser têkildarê kirdeyê be cînavka vegerok xwe tê bikaranîn. Ev hevokekî giring e bireser têkildarê kirdeyê be. Yani alaka wî bi kirdeyê ve hebe em dîsa xweyê bikartînin. Wek em mînakeyan binirin ez destên xwe dişom. Ev destên kî ne hevalno? Têkildar yani alaka wî bi kî ye? Dîsa bi ezê heye ne wisa ev destên heman kesê ne têkildarin. Ji ber wî jî dibe ez vir de xweyê bikarbînim. Ez êdî nikarim bêjim ez destên min dişom. Ji ber ku ew destên min in ez divê têkildarin, ez divê êdî vir de xweyê bikarbînim. Em mînakên binirin ez sparteka xwe çê dikim. Dîsa sparteka min e, bi min re têkildar e. Ji ber wî jî divê ez vir de xweyê bikarbînim. Ez nikarim bêjim ez sparteka min çê dikim. Ev êdî şaş e. Ji ber ku spartek yani sparteka min e xwe hewce tune ez vir de caridim bêjim min. Divê ez bêjim ez sparteka xwe çê dikim. Hevano ez vir de dikarim bêjim ez sparteka wê çê dikim. Ez sparteka wan çê dikim. Ez sparteka te çê dikim. Ez her tiştê dikarim bêjim. Lê tenê nikarim bêjim sparteka min. Ji ber ku ew êdî têkildarê kirdeyê heye dûr de. Em mînaka din binêrin. Em sparteka xwe çê dikin. Dîsa kabinêrin sparteka xwe têkildarê em ye em dikarin bikarbînin. Lêk em bêjin em sparteka me çê dikin vir de êdî şaş e. Çima?
bi heman şekli hevano. Şu Spartak meye tekili heye dinav beravande. Edi divez virde xoye bikar benim. Ez bibêjim em Spartaka xwe çêdikin. Em mînekadin binêrin. Em Spartaka min çêdikin. Ev jî rast e hevano. Çima rast e? Ha binêrin êdî ji ber ku tekili tuneye. Spartaka min e lê em çêdikin. Lê em çêdikin. Êdî ji ber ku tekili tuneye ez divir de xoye bikar nayînim. Hewce tuneye ez xoye bikar bînim. Arkadaşlar ikinci durumda diyor ki nesne özneyle alakalıysa dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? İlk örneğe bakalım. Ez destin xwe dişom. Ben ellerimi yıkıyorum. O eller bana ait değil mi? Benimle alakalı. Benimle alakalı olduğu için şuradaki kuraldan ötürü benim xwe'yi kullanmam gerekiyor. Destin xwe dediğim aslında kendi ellerim olduğu için ben burada kullanmalıyım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mantık olarak bu ilk slaytta dediğimiz gibi ben ellerimi yıkıyorum. Bunun doğrudan çevirisi böyle. Ben ellerimi yıkıyorum. Şimdi şuradaki kullanıma bakın. Ez destin min dişom. Ben benim ellerimi yıkıyorum. Bu saçma olur değil mi? Eğer ben benim ellerimi yıkıyorum dersem. Yanlış olur. Eller zaten bana ait olduğu için, yani alakalı olduğu için, o yüzden benim burada xwe'yi kullanmam gerekiyor. Ez destin xwe dişom demem gerekiyor. Burada eğer benimle alakalı olmasa o eller başkasının elleri olsa ez destin ve dişom, ez destin wan dişom, ez destin te dişom her şey olabilir. Ama eğer alakalıysa xwe kullanmak zorundayım. Şöyle bir ipucu verebilirim örneğin. Buradan neyi çıkarabilirsiniz? Ezle min olmaz. Tu ile te olmaz. Ev ile vi ve olmaz. Ya da em ile me olmaz. Hun ile ve olmaz. Çoğul olan ev ile one olmaz artık. Eğer alakalıysa arkadaşlar xwe kullanılmalı. İkinci örneğe bakalım. Ez Spartaka xwe çêdikim. Ben ödevimi yapıyorum. Ben burada ödev benim olduğu için xwe'yi kullanıyorum. Ez Spartaka min çêdikim. Ben benim ödevimi yapıyorum. Artık yanlış. Niye? Çünkü zaten o ödev bana ait olduğu için, benimle alakalı olduğu için xwe kullanmak zorundayım. Em Spartaka xwe çêdikin. Biz ödevimizi yapıyoruz. Ödev bize ait, bizim ödevimiz. Burada yine nesne ve özne birbiriyle alakalı. O yüzden yine xwe'yi kullandım. Ödevimizi yapıyoruz. Ama dersem ki biz bizim ödevimizi yapıyoruz. Bu artık yanlış olur arkadaşlar. Yani anlam olarak da saçma, gramer olarak da saçma olur. Eğer alakalıysa o kendi anlamını vermek zorundayız. O yüzden yine az önce söylediğim gibi işte ezlemin nasıl olmuyorsa emle m de olmuyor örneğin. Mesela şey de diyebilirsiniz. Tu Spartaka te çêdike. Yanlış. Tu Spartaka xwe çêdike. Ya da ev Spartaka vi çêdike. Bu eğer aynı kişilerse yanlış arkadaşlar, alaka varsa. Ev Spartaka xwe çêdikedir doğrusu. Em Spartaka min çêdikin. Biz ödevimi yapıyoruz. Bakın bu da doğru. Niye? Çünkü biz benim ödevimi yapıyoruz. Artık benim ödevim. Ama öznem biz. Artık birbirleriyle alakaları yok. O yüzden burada xwe kullanmak zorunda değilim. Yani bu alakalı olduğu kişi ve yani özne ve nesne alakası varsa xwe kullanmalıyım. Ama bakın burada artık ödev başka birinin ödevi, öznem başka bir özne. O yüzden kullanabilirim. Bir de arkadaşlar, şimdi ben size dedim ya işte ev Spartaka vi çêdike. Biri bana böyle söylerse, örneğin biri bana derse ki ev Spartaka xwe çêdike, ben anlarım ki işte ev dediğim kişi Zelal olsun ve Zelal kendi ödevini yapıyor. Bunu anlarım. Ama ev Spartaka vi çêdike derseniz, yani biri bana böyle bir şey derse ben anlarım. O başka birinin ödevini yapıyor anlarım. Aslında tam da söylemek istediğim bu. Eğer başka biri ise tamam, problem yok. Ama aynı kişiyi kastetmek istiyorsanız xwe'yi kullanmak zorundasınız. Eminha liminakin rewşa duyan binêrin dîsa me çi got bi ser têkildarê kirdeyê be cinavka vegere xwe tê bikaranîn. Em destên xwe dişon. Em destên xwe dişon dibe. Em destên min dişon dibe. Ji ber ku êdî divir de destên min lê kirde tiştekî dine, ez êdî ne mecburum xwe'yê bikarbînim. Ez û xwişka xwe diçin malê. Xwişka min e ne wisa bi min re têkildar e. Ji ber wî hewce tune ez bêjim ez û xwişka min. Vê mînakê
Xwendekar zav dinivîsin jî ji me re çi dibêjin lê wek bikaranîn ev rast e ez û xwişka xwe ji ber ku ew xwişka min e ji xwe hewl ji tune cardim bêjim ez û xwişka min wek ez û xwişka min diçin malê qels dimîne hevano ji ber ku têkilî heye divê ez bêjim ez û xwişka xwe em yardım binêrin ez û xwişka wê diçin malê ka binêrin ev rast e çima ji ber ku êdî xwişka keseke din e êdî bi ezê re têkilî tune ye ji ber wî jî ne hewceyê xweyê bikar bînin ka binêrin xwişka keseke din e ew û birayê xwe li zanîngehê dixwînin ez çi fehm dikim ji vê hevokê ew bila navê ew ê bila jinek be bila zelal be wek nimûne birayê xwe êdî birayê zelalê ye bila navê jî Elî be zelal û Elî li heman zanîngehê dixwînin lê heke ez bêjim ew û birayê wî ez êdî dibêjim zelal û wek birayê keseke din li zanîngehê dixwîn êdî têkilî namîne ez bikar bînim ez û birayê wê li zanîngehê dixwînin wek niha min vegot êdî birayê kesekî din e êdî bira ne birayê min e ez û birayê wî ka bine birayê din ne birayê min heke birayê min bûye em ê bigota ez û birayê xwe li zanîngehê dixwînin arkadaşlar burada tam oturtacağımız örnekler var. Bir tek tek bakalım. Em destên xwe dişon, biz ellerimizi yıkıyoruz. O eller bize ait yani nesne ve özne alakalı. O yüzden kullanım doğru ve biz bizim ellerimizi yıkıyoruz demiyoruz. Biz ellerimizi yıkıyoruz diyoruz. O yüzden xwe kullandık ya da ikinci bir teyit etme metodu olarak. Em destên min dişon, biz ellerimi yıkıyoruz. Artık burada nesne ve özne birbirinden bağımsız. O yüzden xwe kullanmama gerek yok. Doğru bir kullanımdır. Ez û xwişka xwe diçin malê ben ve kız kardeşim eve gidiyoruz. Bu doğru arkadaşlar ama öğrencimizin çokça kullandığı ez û xwişka min. Böyle derseniz ez û xwişka min diçin malê ben ve benim kız kardeşim eve gidiyoruz oluyor. Bu da biraz gramer olarak yanlış oluyor açıkçası arkadaşlar. Eğer alakalıysa xwe dememiz daha doğru. Ez û xwişka wê diçin malê ben ve onun kız kardeşi eve gidiyoruz. Bakın artık benimle alakası yok. Artık benimle bir alakası yok. O yüzden ben ne yapıyorum? Xwişka diyorum artık burada xwe kullanmama gerek yok. Parantez içinde de zaten xwişka kesek edine. Yani kız kardeş başka birinin kız kardeşi. Şu özneden bağımsız birinin kız kardeşi. Ew û birayê xwe li zanîngehê dixwînin. O ve erkek kardeşi üniversitede okuyorlar. Ben bu xwe'den anlıyorum ki erkek kardeş o dediğim kişinin erkek kardeşi. Ama bir alttaki örnekte ez û birayê wî li zanîngehê dixwînin ben ve onun kardeşi üniversitede okuyoruz. Bakın artık ez û birayê xwe diyemem. Ben ve kardeşim diyemem. Buradan ne anlıyorum? Erkek kardeş başka birinin erkek kardeşi. Artık alaka yok birbiri arasında. Em niha jî li rewşa sêyem binêrin ji bo kirpandina Kirdeyê cînavka vegerok xwe tê bikaranîn. Kirpandin hevano hemwatê min peyvê li vir hene hûn jî dikarin binêrin. Em li mînaka binêrin. Ez bi xwe wisa difikirim. Ez çi dikim di vir de? Ez ê xurt dikim. Ez bi xwe wisa difikirim. Ew bi xwe naxwaze were. Dîsa ew ê xurt dikim. Em bi xwe diçin. Dîsa em ê xurt dikim. Hûn bi xwe bi me re xeber nadin. Wek me tiştek nekiriye hûn bi xwe xeber nadin. Ez tenê dikarim bêjim hûn bi me re xeber nadin. Lê heke ez bêjim hûn bi xwe bi me re xeber nadin ez dûr de êdî bi nêwî xêz dikim. Dikirpînim hevano. Dikirpînim êdî. Arkadaşlar üçüncü durum ise ji bo kirpandina Kirdeyê öznenin vurgulanması için dönüşlük zamiri kendi kullanılır arkadaşlar. Örneklere bakalım. Yani vurgu yapmak için kullanıyoruz. Ez bu xwe fikrim. Ben kendim böyle düşünüyorum. Ben kendim düşünüyorum. Bakın beni böyle şey yaptım, güçlendirdim. Orada vurgu yaptım. Ev bu xwe naxwaze were. O kendi gelmek istemiyor. Daha doğrusu Türkçe çevirince o kendisi gelmek istemiyor. Yine onu ne yaptım ben? Vurguladım değil mi? Altını çizdim. Em bu xwe için biz kendimiz gidiyoruz. Yani böyle başka biri değil. Biz kendimiz gidiyoruz. Yine kuvvetlendirdim arkadaşlar burada. Hûn bu xwe bi me re xeber nadin. Siz kendiniz bizimle konuşmuyorsunuz. Yani biz bir şey yapmadık ama siz kendiniz konuşmuyorsunuz. Yine ne yapıyorum burada? Vurguluyorum arkadaşlar. Kan nişaya xwe binêrin di kurmancî de cînavka vegerok xwe her tim xweruye.
Jiber ku qartafan dawan kesane her vekidin nagre zayende mejereci diyar nake. Arkadaşlar diyor ki bu notta Türkçe'de kurmancı'da dönüşlük zamiri olan hue her zaman yalın haldedir. Hiçbir ek almadığı için işte büküm eki, kişi eki ve benzeri ekler almadığı için cinsiyeti ve sayıyı da belli etmez arkadaşlar. Biz hue'ye bakarak cinsiyet ya da işte tekillik çoğulluğu anlayamayız. Örneklerine bakalım. Numuneyen bunların. Zilan hue dibine. Sıfır de hue edinmeye ne usta? Zilan çocuğuna edinmeye. Ve herkes beşim edi hue dibine. Hevcetine ez hartafık benim vir. Lezfem dikim kuvveti bu Ali yani merem kalam mere ekledik neydi? Yani zayen nereydi? Ancak heke zarok hue dibinin Dvır da zjve nefam dikim ku pırıcımarın ne usta kabınerin. Her tim xwe, her tim xoriye, le yek de me bu, yek de ner bu, diya da uydeşi pırıcımar bu. Arkadaşlar Zilan kendini görüyor, Ali kendini görüyor, çocuklar kendilerini görüyorlar. Hepsinde tek xwe kullandım, hiçbir eklemedim. Ama neyden anlıyorum? Cümlenin kendisinden örneğin işte Zilan dememden, Ali dememden ya da Dıbi'nin dememden bakın tekil, çoğul ya da dişi her üçünün de yerine kullanılabildiğini görüyorum burada. Hiçbir ek almadan. Normalde neydi bizim işte cinsiyet belirten eklerimiz vardı. Ona göre bükme eki getiriyorduk, ona göre vekatandık getiriyorduk ya da tekillik çoğulluğa göre değişiyordu her şey ama bakın hiçbir şey değişmiyor. Koya'ya asla hiçbir şey eklenmiyor. Unutmuyoruz bunu. İşte burada Türkçeden ayrılıyor. Asla hiçbir ek almıyor. Her zaman yalın halde. Hatta bizim böyle hep tamlama yaparken hani işte birincisi vakatandaki ikincisi tavan diyorduk ya işte diyanme dediğimiz gibi. Ama bakın hep kuş kahve falan dedik. Asla onu bükmedik, büküme uğratmadık tamlama olmasına rağmen. Nahalçem hindariye binerin burada belsif hene em behevdire çekindiysa ez limala nokta nokta rudinim. Ez bejim ez limala min an ez limala xwe. Ez limala min an xwe. Kabınerin tekildarı ezi. Min tekildarı ezi nabe. Heke tekili hebe me gotu bu dive ez bejim xwe. Eve karin nokta nokta nekadinin. Eve karin xwe nekadinin an eve karin me nekadinin. Kar kari ki ev giringe. Heke kar kari buan bedisa vem bejin ev karin xwe nekadinin. Leheke kar ne kari wan be tekili tune be vem bejin ev karin xwe ev karin me nekadinin hevano. Yani her duce çedbe gorira bir şey. Arkadaşlar bunu Türkçe açıklayayım. Şimdi onlar ödevlerini işlerini bitirmeyecekler. Şimdi ben burada dersem ki hue onlar işlerini bitirmeyecekler anlamını veriyorum. Peki neyi anlıyorum? İşin onlara ait olduğunu anlıyorum. Ama ben burada me dersem evet Karin me nakadinin onlar bizim işlerimizi bitirmeyecekler anlıyorum. Birinde alaka var. Alaka varsa hue diyorum. Birinde alaka yok. Alaka yoksa istediğimi kullanabiliyorum. Yani ikisi de her iki durumda doğru. Bakın burada alaka olduğu için kesinlikle min diyemem. Ezle min diyemem. Ama burada olabilir de olmayabilir de. Ona bağlı değişir. Emniyasiyen binerin ezu xuşka nokta nokta diçim beriye ezu xuşka min an ezu xuşka xwe. Kabının hemen şekli ekli heyne yoksa ezu min nabe me got nahayim bahevdu. Nexwe dive çi be? Dive ezu xuşka xwe be. Yine arkadaşlar ben ve kız kardeşim Beri yani böyle o koyun sağmaya giden kadınlar kız kardeş benim kız kardeşim olduğu için alakalı olduğu için artık hue kullanıyorum arkadaşlar. Ben ve benim kız kardeşim gidiyoruz demiyorum. Ben ve kız kardeşim diyorum. Yani ikinci teyit etme yöntemimiz buydu. O anlamda hue ile veriyorum. Ezu xuşka nokta nokta dişim beriye. Ezu xuşka min an ezu xuşka ve. Şomet got yani teqaz ez be min nabet birde. Nexwe çi be? Em femdikin ku xuşka kesek edine. Nexwe ezu xuşka ve. Yine arkadaşlar burada ben ve işte kız kardeş yine gidiyoruz diyorum ama min diyemem. Çünkü eğer benim kız kardeşimse hua demek zorundayım. Böyle bir yani min kesinlikle yanlış. Eğer ben ezu xuşka ve dersem ben ve onun kız kardeş demiş oluyorum. Zaten alaka olmadığı için de kullanabiliyorum artık.
Emi bi hevalên nokta nokta werin daveti. Çi be emi bi hevalên xwe re an emi bi hevalên me re. Em heye têkilî heye em ji vana fehm dikin. Bixwe me nabe hevano. Em û me nabe. Têkilî hebe divê çi bêjim? Ez bêjim emê bi hevalên xwe re werin davete. Belê hevalino ev micar jî wisa bû hêvî dikim bi kêrî ve hat hatta vaneyeke din li xwe baş binirin, li xwe mukatebin hevalino, hatire ve. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Umarım sizin için de faydalı bir ders olmuştur. Dediğim gibi bu böyle kitaplarda böyle birinci kural, ikinci kural gibi görmeyeceğiniz bir konu. Bu bizim artık biraz tecrübeyle az çok belirlediğimiz şeyler aslında. Çok da yazılı şeyler değil. Umarım sizin de işinize yarar. Belki derse kadar hoşça kalın arkadaşlar. Gelê hevalên hêja û xêratên Fêrga Kurdî îro mijara me daçekên tevgerî ne, me di astayeken di daçekan bi berfirehî dîtibû, divê wanê de jî heke daçekek tevgerekî nîşan bide. Yani hareketek hebe burada em ê çawa bikarbînin, em ê hînî vê bibin. Arkadaşlar 5. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Daçek konusunu daha önce görmüştük. Edat demekti. Daçek'in tevgerin ise arkadaşlar hareket bildiren edatlar demek. Tevger zaten kendisi hareket demek. Bu konu güzel bir konu ve karşılaşabileceğimiz, aslında mantıklayabileceğimiz bir konu. Böyle çok Türkçe karşılığı olmayan bir konu yine. O yüzden dikkatlice dinleyin siz de. Şimdi ilk dersimize geçelim. Hevalên hêja me di astayeke de me ji xwe daçeka dîtibû. Du de daçekeke bingehîn me dîtibû. Çi bû di de. Wek mîna pisîk di pacê de ye. Ez ji vir çi fehm dikim? Pisîk di pacê de li wir sekin ye. Yani tevgerek, hareketek tune dur de. Lê heke derbasbûnek hebe. Heke pisîk ji wê pacê derbas bû beze çawa bêjim. Pisîk di pacê re derbas dibe. Heke ez êdî bi rêyê çêkim vîneka, ez çi watê didim? Êdî hareketekê ye. Ji derva ketiye hundir, an jî ji hundir derketiye derve. Yani hareketekê êdî bide, cihê xwe guherandiye. Cudahiya we ev e. Cudahiya di de û di re. Heke em bêjin pisîk di pacê de seknek, heke em bêjin pisîk di pacê re, em ê fehm bikin ku dur de tevgerekê ye. Arkadaşlar, Daçek konu dersimizde dı çok ayrıntılı görmüştük ve dı'nin böyle İngilizce'deki et gibi, Türkçe'deki dade gibi anlamları olduğunu, bulunma haleki olduğunu görmüştük. Eğer duruyorsa, örneğimize bakalım, pisik de pacede. Eğer bu örnekte kedi ya da normalde bir şey öyle yerindeyse dı diyebiliriz. Hatta demiştik ki dı sınırlar çok önemlidir bizim için dı'dan farklı olarak. Yani bulunduğu yer işte ya küçük bir yerdir ya da işte özellikle belirtiriz nerede olduğunu. O zaman dı kullanırız. Kedi işte pencerede diyoruz burada. Ama kedi pencereden girdi ya da kedi pencereden geçti ya da kedi pencereden çıktı. Bakın bu fiillerin hepsi bir hareket bildiriyor. Yani yer değiştirme belirtiyor bize. Eğer bu şekilde bir yer değiştirme varsa artık dı deyip kullanamıyoruz. Peki ne kullanacağız? Örneğimize bakalım. Pisik de pacere derbastı be. Artık ben burada ne dedim? Kedi pencereden geçiyor dedim. Pencereden geçiyor. Biri kedi pencerede, diğeri kedi pencereden geçiyor. O geçiyor bize hareket verdiği için, bir yer değiştirme verdiği için artık pencerede geçiyor diyemiyoruz. Türkçe'de de bunu diyemiyoruz. Ama bunu belirtirken ne yapıyoruz artık? D'yi atıyoruz, yerine R getiriyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Artık o hani D ile olan bir sürü edatımız var diye işte de temelinde. Dıbın de örneğin altında demekti. Dıserde üstünde demekti. Dınavda içinde demekti. Artık bunların hepsinde D'yi kaldırıp yerine R'yi getirirsek hepsinde bir hareket katmış oluruz. Bir hareket belirtmiş oluyoruz. Yani D derken second yani bir duraklama, duraksama var. Ama R derken artık tevger yani bir hareket var artık. Dedik ki de bulunma veriyor. Re daha çok dan ama ayrılma haliki olan değil. Oradan geçme anlamı olan dan veriyor. Peki dıbın de altındaydı. O zaman dıbın re dersem
böyle altından geçiyor, altından gidiyor diyebilirim değil mi? O zaman böyle altından olarak çevirebiliriz bunu. Ya da dışarıda üstünde demekti. Ama orada bir hareket varsa, yer değiştirme varsa artık dışarı kullanmam gerekiyor. Sınav da içinde demekti. Ama ben bir hareket belirtiyorsam, eğer içinde ama bir hareket var orada, yer değiştirme varsa içinden diyeceksem yine D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum ve dınav R oldu. Arkadaşlar D ile dınav D'nin yani ikisi de bulunma haleti veriyordu. Ama farkını bunu birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Yine oradan bakabilirsiniz siz de. Birinde tam olarak içinde demek istiyorum. Diğerinde içinde olması değil, bulunması bizim için daha önemli. Yani şurada özellikle belirtiyorum. Dınavde ya da dınavre. Özellikle içinden. Onu belirtiyorum. O zaman navda ekliyorum. Zaten nav tek başına iç, hatta karın demek. Diğer bir anlamı da. Şimdi bunları tek tek bakalım. Şunları tek tek bakalım farklarına. Böyle hevalin heja. Nahara vekir em kabinlerin tavaçedbe. Kaklibaz dısar bahrera dıfırın. Kaklibaz dısar bahrera dıfırın. Ejvir çifem dikim. Dısar bahrene lelvur nasekne. Edilur nasekne cehod goynen. Ciber beş ez çava dibêjim dısar bahre re ev re wataya tevger edbemin. Heman şekilde zeyt karam hemlan bikarbinin. Pisik dibin kursiyan re dıxırxıle. Ez disa çifem dikim. Pisik dibin kursiyan diye ve cehod nasekne cehod goyne ve minakçı bo velekleri dıxırxıle. Ciber beş ez edibineka bir reye bikartinim. Arkadaşlar dışarıda üstünde, dibinde altında demekti. Şimdi örneklerimize bakalım. Kaklibaz dışarı bahrera dıfrın. Martılar denizin üstünden uçuyor. Denizin yani üstünde durmuyor. Orada artık bir hareket var. Eğer sadece üstünde dursa tamam dışarıda diyebilirim. Dışarı diyebilirim ya da. Ama orada bir hareket varsa artık, yer değiştirme varsa, örneğin uçmak fiili bize bir hareket belirtiyor zaten. Fiilden de anlaşılıyor. O zaman R'yi kullanmak durumundayım. Nasıl diyeceğim? R'yi atıyorum, yerine R getiriyorum. Dışarı bahrere dıfırın. Bir de arkadaşlar edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Bunları da ayrıntılı görmüştük. Bakın örneğin burada bahre artık büküme uğramış. Dişil büküme kalmış. Şuradaki örnekte şimdi kedi sandalyelerin altında diyebilirim. Ama ben buradan ne anlarım? Sandalyelerin altında duruyor. Eğer hareket ediyorsa ben altında diyemem artık. Onu belirtmem gerekiyor. Nasıl söyleyebilirim bunu? Örnekteki gibi psik dibin kursiyan re dıhırhıle kedi sandalyelerin altından sürünüyor arkadaşlar. Dıhırhıle böyle sürünmek anlamını veriyor. Zaten fiillerden de anlıyoruz yani işte uçmak, geçmek, girmek, sürünmek, düşmek belki. Yani bu şekilde hareket bildiren fiilleri böyle edatlarla kullanabiliyoruz. Zaten bu fiillerin kendisinde, doğasında yer değiştirme var. Evet, buradan da dedik kedi sandalyelerin altından sürünüyor. Bele, em ji dirê devam dikin, em ê dilê zêde dikin dîsa di nav re. Çi bû hekem bêjin di nav de wek pisîk di nav qutiyê de ye, pisîk di nav malê de ye. Em dikarin wisa bêjin, lêze çi fem dikin, pisîk dûr disekine. Heke pisîk li cê xwe nesekine. Hareketek bike, cê xwe biguhe nêze çawa bêjim, wek mînakê, pisîk di nav qutiyê re derbas dibe. Di nav qutiyê re derbas dibe. Çima re ji ber ku êdî cê xwe de nasekine. Heke cê xwe de bisekine. Heke qutiyek hebuya, tê de pisîk hebuya, min ê çi bigota? Pisîk di nav qutiyê de ye. An jî pisîk di nav qutiyê de disekine. An jî pisîk di nav qutiyê de radize. Ferq nake. Lê heke tevgerek hebe cê xwe guheran dibe wek mînaka vê derê, ez ê çi bêjim? Di nav qutiyê re derbas dibe. Bi heman şeklî li ber an jî di ber de seknek heye. Mesela ez li ber darê me. Ez di ber darê de me. Wek vê. Li ber ji bo vî zaptir tê bikarin. Lê heke seknek tune be, tevgerek hebe. Heke ez cê xwe de neseknim, ez derbas bibim şûr. Wek vê mînakê. Pisîk di ber dîwer re derbas dibin. Ez ê çawa bêjim? Dîsa zêdî rêyê bikarbînim û ev re wateya tevgerê bide min. Pisîk di ber dîwer re derbas dibe. Me gotibû piştaçek hertin ditewin, em dikarin bêjin dîwarî, an jî em dikarin bêjin dîwer, ev jî şikleke tewangê ye. Em ê dersa dawî avê astê de em ê vê miçarî bibînin. Yani tewanga bi vê şeklê em ê bibînin.
Evet arkadaşlar, the ile oluşan edatlardan devam ediyoruz şimdi. The now de içinde demekti. Bunu öğrenmiştik. Ama içinde durmuyorsa, içinden anlamını vermek için, yani hareket varsa, tıpkı bu örnekteki gibi ne yapıyorum? D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum. Bisik nav kutiye der bastı be. Kedi kutunun içinden geçiyor demiş oldum. Zaten geçiyor fiili anlaşılacağı üzere bir hareket belirtiyor, yer değiştiriyor. Böyle fiillerle R kullanmak durumundayım. Örnekleri de görüyorsunuz zaten değil mi? Yerinde durmuyor, oradan geçiyor. Eğer ben yanında demek istiyorsam daha çok liber kullanılıyor aslında yanında için. Liber'de de belki kısmen kullanabilirsiniz. Ya da bazı yerlerde kullanılıyordur. Ama durmuyorsam ben yanında, örneğin ben ağacın yanındayım diyebilirim ki ez liber dareme. Ama eğer ben geçiyorsam oradan, ağacın yanından, orada durmuyorsam ama duvarın yanından ya da ağacın yanından, bir şeyin yanından geçiyorsam, yer değişiyorsam bu örnekteki gibi diyeceğim. Pisik liber diver der bastırın. Kediler duvarın yanından geçiyor. Bakın yanından geçiyor. Yine burada artık ben hareket bildirdim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar az önce de söylediğim gibi edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Şurada görüyoruz zaten dişil büküm eki. Burada diver de aslında büküme uğramış. Ama bu bükümün bir küçük bir nüans, farklı bir şekli. Bu kurun son dersinde buraya da değineceğiz. Her zaman edatlardan sonra büküme uğrar. Bunu unutmuyoruz. Böyle ember devam bükün. B ve şu emeli zanen evce nokta edin navancı tiştek devreleri. Vatiya çiğde, vatiya da Türkiye'de doğru ve vatiydi de. Em bu xuyinin de bece tevger berbi aliye gibi. Tevger berbi aliye gibi. Yani ez ceki de çim ciheki ez ve nişan dedim. Em minaken xo binerin tu bi kuvvedici, tu bi kuvvedici. Kabinerin disa tevger ekiye. Ama tene aliyek tene ez berbi aliye gibi tene diçim. Ne her du aliye. Anji ez bi aliye jor vediçim. Ez bi aliye jor vediçim. Disa her duyan dişi tevger hene. Arkadaşlar b ve bunları tek tek Türkçe açıklayayım çünkü kullanımları önemli ve yine mesela sınav kağıtlarında öğrencilerimizin bu konuyu karıştırdığını görüyoruz, kafalarını karıştırdığını. O yüzden böyle güzelce anlayalım. B ve Türkçedeki doğruya karşılık geliyor. Bir yere doğru gitmek arkadaşlar. Örnekte de diyor, cümlede de diyor ki tevger berbi aliye gibi, yani hareket bir yöne doğru arkadaşlar. Bir yere doğru gidiyorum, eve doğru gidiyorum, çarşıya doğru gidiyorum. Bu o doğru anlamını vermek için bu ve'yi kullanıyorum. Artık neresiyse onu ortaya getiriyorum. Tu kuvvetici nereye gidiyorsun? Motomot çevresini çevirecek olsam nereye doğru gidiyorsun? Zaten ama bir yere doğru zaten gidiyoruz. Onu özellikle belirtmemize gerek yok. Kısaca nereye gidiyorsun diyebiliriz. Ama dediğim gibi nereye doğru gidiyorsun? Ya da ez bi aliye jorvetişim. Ben yukarıya doğru gidiyorum. Ya da yukarıya gidiyorum her neyse. Yukarıya doğru, yani bir yerden bir yere doğru anlamını veriyorum b ve ile. Em varin ya diyem j ve her du bu ve'ye çetbin. J ve hevano ço j tane vatiha derketin edida. J ve herkes bir şekli bir karbinim. Tevgeraj derketna c heki diğer dige. Tevgeraj derketna c ki derkevim u j ve diğer dikim. Tuş kuvveti tu j ki derketni tu hatiye vediri. Tuş kuvveti ez j aliye jor vetim. Ez j jor derketime bejer bumez bejim. Ez j aliye jor vetim. Bala xo bidin her du berevajı hevdune. Her du vak her du berevajı hevdune. Heke ev ji ve ne boci bo demam öyle bo deman cem bikatine bak minak ve derez beşin ev ji doh ve dixabtim ev ji doh ve dixabtim anji ev ji doh ve dixabite disa vak dem ji vataya Türkiye'de dem berid de İngilizce vataya sins heye ya aynı bir vataydı deçmere. Arkadaşlar j ve iki anlamı var. Bunu hem yer için hem zaman için kullanabiliyoruz. Önce yer için olan anlamına gelelim. Evet, Türkçesi den beri gibi çevrilebilir. Tevgeraj derketna ceki diyardike. Bu nasıl bir yere doğru olan hareketi belirtiyordu. Bu da bir yerden çıkma, ayrılma hareketini veriyor bize. Örneğimize bakalım. Tuş kuvveti nereden geliyorsun? Yani bir yerden buraya doğru gelmişsin ama nereden geliyorsun? Ez aliye jorvetim. Yukarıdan geliyorum. Yukarı taraftan geliyorum. Dikkatinizi çeksin. Birbirinin tersi bunlar. Tut kuvvet için nereye doğru gidiyorsun? Dış kuvveti nereden geliyorsun? Nereden buraya doğru geliyorsun? Belki bu şekilde düşünebiliriz.
Ez bi alê jorvetim yukarıya doğru gidiyorum. Ez ji alê jorvetim yukarı taraftan geliyorum olmuş oldu. Bunlar bize yer belirtiyordu. Eğer ben zaman için kullanmak istiyorsam bunu arkadaşlar ji bo deman wataya dem beri'di de. Zaman için kullanacaksam dem beri anlamını veriyor. Dünden beri çalışıyorum. Geçen seneden beri Ahmet'teyim. Bu şekilde düşünebiliriz. Ev ji duh ve dixebite o dünden beri çalışıyor. İngilizce'deki since benziyor. Türkçedeki den beriye benziyor. Zamansal olarak. Bəli, em devam bikin. Bi re, ji re. Em neka her du bi ve'ye çedbin. Naha ev her du jî re'ye çedbin. Le em divan de balava bikişem gotiye da çekin. Ne gotiye da çekin tevgerîn wekvan. Ji ber ku hinek cuda ye. Le em dîsa binêrin, dîsa zaftên bikaranîn. Kan bixwînin dibêje bi re ji bo kesan wateya bihevrebûnê dide hevano. Ji bo kesan, em ev derbarê me bikişine ji bo kesan. Wateya bihevrebûnê dide. Yani ne ji bo tiştên din, ne ji bo masê, ne ji bo kursiyê. Ji bo kesan. Ez bi te re pir kêfxweş im. Ez bi te re. Wateya bihevrebûnê dide. Tu çima bi min re xeber nadî? Wateya bi min re dîsa wateya bihevrebûnê dide. Ev jî bi me re tên. Dîsa wateya bihevrebûnê dide. Arkadaşlar b, r ve j, r'ye geçtik. Bunlar r ile oluşan edatlar ama şu anda şey belirtmiyoruz. Bakın daha çekin tevgeri demedim başlıkta. Bu ikisinin farklı kullanımları var. Kişiler için olan kullanımları var. Onları göreceğiz. B, r arkadaşlar kişiler için birlikte anlamını veriyor bize. Şimdi daha önce sadece b'yı görmüştük ve b'nın ile with anlamına geldiğini görmüştük. Örneğin ez bi kere hurdikim dediğimizde ben işte uçakla doğuruyorum ya da ez bi bala Fred için ben uçakla gidiyorum. O birliktelik anlamını veriyor ama bunu kişiler için kullanacaksam b, r şeklinde kullanırım. Ez bi te re pir kêfxweş im. Ben seninle çok mutluyum. Bakın sen kişi olduğu için R ile kullandım. Uçma bi min re xeber nadî. Sen neden benimle konuşmuyorsun? O ileyi arkadaşlar R ile veriyorum artık eğer kişi ise. Benimle neden konuşmuyorsun? Ev jî bi me re tên. Onlar da bizimle geliyorlar. Bir de arkadaşlar yine dikkat ediyoruz hepsine. Dağçekten sonra hep büküme uğruyor. Hep o yüzden eğer biz zamirleri kullanacaksak bükümlü zamirleri kullanıyoruz. Em werin ji re'ye, ji re ji bo kesan dibêje ev Tirkiye wek ismin a halî derbas dibe. Kurdiya jî bi vî şeklî em bi ji re'ye wî watê didin. Em mînakê bidin. Em neka di Almanî de neşaçmin wek halê datif e. Di Kurdî de jî ji re ji bo kesan dîsa. Ez ji deya xwe re qebdek gul bînim. Ez ji te re dibêjim wisa neke. Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Bila bala we bikişinin ev dîsa tenê ev te bo kesan tê bikaranîn hevano. Arkadaşlar ji re de kişiler için, yine yer için değil, kişiler için ismin a hali, işte sana, bana, Ayşe'ye, Ahmet'e o a hali vermek için kullanıyoruz. Bu Almanca'daki datife benziyor. Orada da o a halini başka şekilde oluşuyordu. Kürtçe'de de j, r ile oluşuyor. Örneklere bakalım. Ben anneme bir demet gül getiriyorum, bir demet çiçek getiriyorum. Anneme demiş oluyorum burada. Bir de dikkatinizi çeksin. Diyahue, anneme. Benim annem demiyorum. Anneme diyorum. O yüzden annem benimle bağlantılı olduğu için burada min değil, hue kullandık. Ben sana diyorum ki böyle yapma. Ben sana böyle yapma diyorum. Yine sana. Bakın o a halini verdim. Uçmacımın ratıştek nabeci. Sen neden bana bir şey söylemiyorsun? Arkadaşlar a dedim ama hani Türkçe'de de öyle ya. Aynı oluyor yani. Yani anneme o da fark etmiyor. Bilgisini vereyim. Bana neden bir şey söylemiyorsun? Burada da yine a hali, datif halini vermiş olduk. Unutmayalım bu ikisi kişiler için kullanıyor arkadaşlar. Em hajiwarin hindariye. Ev ber gund diçin. Pır diyarı ku burada tevgereke. Pır diyarı ku eme daçekeke tevgerin bikarbinin. Ev li gor hinek inisiyatifa ve yani tuhasin kişan watê bidin. Ew dikarin bi şeklî jî bikarbînin. Lê Pırani herkes bêjim ben köye gidiyorum, ben köye doğru gidiyorum. Nexwazî çawa bêjim, tevgerek jî heye. Burada bir hareket var arkadaşlar. Köye doğru gideceğim. Pardon, ev için. Onlar köye doğru gidecekler diyeceğim burada. Nasıl söyleyeceğim bunu? Ew ber
bugün ve için. Ya diyem ezi te vegerim. Ezi te vegerim. Divir kesekiye. Divir kesekiye. Divir ez ji bo datekin ji bo kesan tem bikarbînim. Em çawa dikarin bêjin. Hem çawa dikarin bêjin. Var hinek bir fikrin. Arkadaşlar şimdi burada ben sen var bir de dönmek fiili var. Nasıl diyeceğiz? Mesela seninle döneceğim diyebiliriz değil mi? Peki o birliktelik anlamını bir önceki saatte görmüştük. Nasıl vereceğiz? Birliktelik anlamını seninle demem için ezi bitere vegerim. Ben seninle döneceğim. Çok daran dıfırın. Em burada dikarin gelek dışan bêjin. Lê divêm tevgerên çamdin ji ber ku firîn heye, lêkereke tevgerîn heye. Em dikarin bêjin li ser wek ew ne ji bo bersivabê. Mesela li ser belkî an ser, ber, bin. Em her çi dikarin bikarbînin. Gorî inisiyatifa me heye. Em dixwazin kîjan wa tê bidin. Arkadaşlar kuş, işte ağaçlar, uçmak var. Burada ağaçların üstünden diyebiliriz, yanından diyebiliriz, altından diyebiliriz. Bu sizin hani hangi anlamı vermek istediğinize bağlı. Bu örnek için ama çok dışarıdan rıdıfrın kuşlar ağaçların üstünden uçuyor demiş olduk. Gördüğünüz gibi R'den anlıyoruz ki bir hareket var ya da zaten frin uçmak bir hareket belirtiyor bize. This pace ketye mali. Burada diyor ki burada görmediğiniz bir zaman var o yüzden açıklayayım. This hırsız demek arkadaşlar. Pace biliyoruz pencere ya da şibakede deniliyor. Ketye mali eve girmiş anlamı var burada bu cümlede. Pencereden diyebiliriz ya da pencerenin içinden diyebiliriz. Her ikisi doğru. Eğer ben pencereden diyeceksem de pacere demem lazım. Çünkü hareket belirtiyorum burada. Eğer pencerenin içinden özellikle belirtmek istiyorsam dınav pacere demem gerekiyor. Zaten burada 3 boşluk var. Dınav pacere. Av kevran dherke. Burada herikin diyare ku tevgerekiye. Emed av herikin yani pır diyare ku emedatekin tevgerin bikarbinin. Misal go inisiyatifa me em xwazin kîjan watê bidin. Ez karim bêjim ser bikarbînim. Ez çizanim ber bikarbînim. Dur budur gori wat yani her duşi rastın bo ve minake. Arkadaşlar su taşların dherke akmak. Taşların üstünden de akabilir, yanından da akabilir. Her şeyi söyleyebiliriz burada. Yani o iki kullanım da doğru. Aklınıza bulunsun. Ne diyebiliriz örneğin? Av berke viran darke ağaçların yanından taşların yanından akıyor. Yanından demişiz. Ama dediğim gibi diser kevran reda hareket edersem taşların üstünden anlamını veriyorum. O da doğru. Kullandığımız yere göre. Dur priniyekte. Arkadaşlar, şimdi diyor ki uzak, piriniyek çığlık, bir çığlık geliyormuş. Arkadaşlar şöyle bir mantık yapalım. Bir yere gitmek varsa, eğer gitmek varsa zaten o bir yere doğrudur. Eğer gelmek varsa o bir yerdendir. Bir kere gelmek fiiliyle, odan çıkma haliyle kesinlikle j kullanmam gerekiyor değil mi? Kesinlikle j kullanmam gerekiyor. Ama o uzaktan buraya doğru gelmiş. Yani tevger berbe aliye, aliye giderkeve berbe aliye giveti. O hareket bir yerden buraya doğru gelmiş. O zaman ne kullanacağım? Zaten boşluktan da belli oluyor. Artı j'da anlaştık. J'dur ve periniyekte uzaktan bir çığlık geliyor demiş oldum. Tuçma ve derevan diki. Disa keseye شو kesçi bun bire behevre bun jire ev dati vate dati vedida divir de diyare ku ne behevre bune derev kırın u behevre bun alaka vantuneye nefami adım bikarbinin. Arkadaşlar şimdi çevirelim. Sen neden o yalan söylüyorsun. Şimdi kişilerle birlikte kullanılan 2 tane vardı. Bire şuradaki gibi bire birliktelik anlamını veriyordu. Jire de ismin a halini veriyordu. Burada yani ona yalan söylüyorsun dememiz gerekiyor. Onunla yalan söylüyorsun. Aslında o da oluyor mantık olarak da burada söylemek istediğimiz o değildi. Yine yani mantığa göre tabii ki istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi ben diyeceğim ki ona neden yalan söylüyorsun? O zaman nasıl söyleyeceğim? Tuçma
şuvere derevandiki. Bu da zaten kişiler için kullanılan ikinci edatımızdı. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu konu benim çok sevdiğim bir konu. Bence çok zevkli bir konu. Umarım siz aradaki farkı iyice anlamışsınızdır. Unutmuyoruz, eğer hareket varsa o D'ler gidiyordu, sonunda yerine R geliyordu. İkinci önemli nokta ise edatlardan sonra her zaman ismimiz büküm halinde kullanılır. Bazı istisnalar var büküme uğramayan. Onları zaten derslerde oldukça işte üstünü çizdik. Mesela hue artık öğrendik. Hue Cinapka göre hue büküme uğramıyor. Eğer isimse büküme uğruyor, sıfatsa büküme uğramıyor. Onun dışında isimlerimiz hep büküme uğruyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Bir dahaki derse kadar kendinize dikkat edin. Geli hevalin heja bu hatire ve seviyedeki muaneme şibo ve jisüde var bu. Vaneyek hoş ve der baskır. Behavior hedefine hatta vaneyek edin. Da hoş yedim yine. Geli hevalin heja umkeratın ferga kurdi. İro micarame cinapkin lehefkıs diye. Ya brasti ev micar ne micara ve asti ev micareke bu astem bilintire le şiber ku mehen tiştem bringehin juha medit em himbun u her vuha ev micar nekte şaşkırın jehela rasnivi seveci jehela bu karanne beşi şiber veci muhas em de ve asti de yine ve micara bringehin bebin. Arkadaşlar 6. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde cinapken hep kısti konusunu öğreneceğiz. Bu konu az önce de söylediğim gibi aslında üst kurların konusu. Böyle direkt ait konusu değil ama bu konuyla ilgili temel şeyleri biz zaten şimdiye kadar öğrendik. Çünkü edat kullanacağız, öğrendik çok iyi. İşte cinaf kullanacağız, öğrendik. Tavan kavramını öğrendik. Hepsi bu konuyla alakalı. Bir de arkadaşlar bu konu hem çok fazla kullanılıyor Türkçe bilenler tarafından hem de bazı durumlarda yanlış yazılıp yanlış da kullanılıyor. Dersin ilerleyen slaytlarında göstereceğim zaten nasıl yanlışlar olduğunu. O yüzden böyle sağlam bir temelle gitmek istedim ve bu konuyu da bu kurda öğrenmek ve öğretmek istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevalno dvir demetneki em behevdure bu konunun o analize metne bakın. Min digot kaydı dileviyle tiştek nemaye. Lette de kuleke mazın heye. Dıçı da kuleke mazın heye hevalno. Dileviyle ne olsa em çitbinin evde cihe dilevi cihevigir diye kabınerin edi dilevi de dilevi de edi cihevigir diye. Em berdevam bakın. Es pere dağfım. Es bekire dağfım. Buvire, anji buvire, anji bi ayşeire, anji bi bave xore, her tişti bedvirde. Disa cihe naveki girdiye, keseki girdiye. Anko ev cinavkeş xo diyare. Lili min guhdar nake. Ka tu ji jere bibeje. Ji kire bibeje, ji wire, anji ji were, anji ji diyaminre, ji xuşka xore, her tiş disa dibe. Dema ku ez lê dinerim, ez li kê dinerim, disa li wî, li wê, li diya xwe, her tiş disa dibe. Yani cê navekî girtiye. Zaf xemgîn dibim. Bila li wê neyan ne nêre û ev qas xwe nêşine. Divir de çar cûre hene, şu cinavkên levxistê ji çar cûreyan pêkdê, em ê bi hevdûre yek bi yek vana kontrol bikin. Arkadaşlar şimdi bu metnin analizini yapalım hep birlikte ve cinavkên levxistê nerede kullanılmış bir bakalım. İlk cümlemizde bir şey yok. Min digot kaydı dileviyle tiştek nemaye. Ben burada digot söylemenin geçmiş zaman hali daha öğrenmedik. Yani bunu böyle bir kalıp gibi şey düşünebilirsiniz. Yani ben sanıyordum ki, ben söylüyordum ki, ben öyle sanıyordum. Dileviyle tiştek nemaye. Onun gönlünde bir şey kalmamış. Dileviyle, onun gönlünde bir şey kalmamış. Lete de kulekemazın heye. Ama orada büyük bir dert var. Büyük bir keder var, elem var. Kul bu anlamlara geliyor. Dert, elem, keder, acı. Nerede var peki? Dilevi'de. Artık bakın le dilevi'de kulekemazın he demiyorum. Lette de diyorum. Ama orada onun içinde diyorum değil mi? Yani diyebilirim ki bu de dilevi'nin yerini tutmuş burada. Dilevi bize olmuş de. Yani şöyle söyleyebilirim. Büküm ekinden alışacağı üzere dişil büküm eki almış. Dişil bir kelime. Artık demiyorum uzun uzun dilevi, de diyorum ya da işte dilevi de şeklinde de çevirebilirsiniz.
Bir de burada onun gönlünde o kişinin erkek olduğunu da biliyorum artık. Es bere dağıfım. Ben onunla konuşuyorum. Onunla konuşuyorum. Peki burada onunla anlamını veren ne arkadaşlar? Şimdi geçen dersimizde biz b're'nin kişiler için birliktelik anlamı verdiğini öğrenmiştik. Değil mi? Daha çeken tevgenin konusunda. Ama burada onunla diyorum ama b're görmüyorum. Sadece re'sini görüyorum. Peki b'sı nerede bunun arkadaşlar? Aslında b'sı bu p'nin içinde. Yani bu p, b, we'nin yerini tutmuş. Bakın hem b'nın yerini tutmuş hem de onun anlamına gelen we'nin yerini tutmuş ve ez b'wire dağfım yerine ez bere dağfım demişiz. Lelimin kurtarnaki ama beni dinlemiyor. Katu jejere bebeje. Hele sen de ona söyle. Ona söyle. Şimdi ona anlamını vermek için biz ne diyorduk? Jivire ya da jivere diyorduk ya da jidyamınre. Yani kişiler için jire oluyordu o anlamını veren. Peki burada ne var onun yerine? Burada bir J görüyoruz. Bakın jivi ya da jive dememiş. Sadece J demiş. Ben o zaman ne anlıyorum? Bu J'nin yine jivi, ona Jivi'nin yerini tuttuğunu anlıyorum arkadaşlar. Artık yavaş yavaş kalıp belirleşiyor. Demako ez lednerim. Ona baktığımda zavham gindirim. Çok üzülüyorum. Şimdi ona baktığımda lenerin yani l kesekin nerin. Bu bir fiil. Değil mi? Bir şeye bakmak oluyor. Ben burada ne yapıyorum? O l'yi görmüyorum artık o fiilde. V de görmüyorum. Sadece L görüyorum. O zaman şunu diyebilirim. Buradaki L de yine V'nin yerini tutmuş. Demako ez Lvi dinerim ya da demako ez L dinerim. İkisi de aynı. İkisi de doğru arkadaşlar. Bilaydi Lvi'nin nere? Bakın bir daha L'nerim var aslında. Görüyorsunuz değil mi? L'nerim. Artık fotoğraflara bakmasın. Bu ev kasfonu işine ve o kadar kendini üzmesin. Acıtmasın. Şöyle özetleyelim arkadaşlar. Cinafkin lefhısı dediğimiz şey bir adet edattan ve bir de e'den oluşuyor. Bu e'nin ne olduğunu ileriki kurlarda öğreneceksiniz. Hiç orasıyla ilgilenmeyin. Artık bunlar j, e yan yana geliyor ve j'yi oluşturuyor. B, e yan yana geliyor ve b'yi oluşturuyor. D, e yan yana geliyor ve d'yi oluşturuyor. L, e yan yana geliyor ve l'yi oluşturuyor. Artık bunları şunlar yerine kullanabiliriz. Şuradaki e'ler içinde we'yi direkt düşünebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bu cinafken lefkısı dediğimiz bu 4 tane zamir türü sadece 3. tekil kişi için kullanılır. 1., 2. ya da çoğullar için falan değil. Zaten notumuzda da öyle diyor. Cinafken lefkısı jibo kessa anci keseseyem yakışımar ango we de karani. Yani bunlar sadece we'nin yerini alır. Şu edatları öğrendik. Edatlardan sonra büküm halinin kullanıldığını biliyoruz. İsimse de zamirse de bükümlü zamir konacak ya da isme büküm eki gelecek. Eğer 3. tekil kişileri kastediyorsan şu şekilde kısaltabildiğini öğrendik bu derste arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tüye juvire çı bıkri. Sen ona ne alacaksın? Şimdi ona anlamını j ve r'nin verdiğini öğrendik. Tamam, bu bizim edatımız, ona anlamını veren. Edattan sonra büküm olduğu için işte evviye dönüştü. Buradan erkek olduğunu anlıyorum. Peki ben bunu kısa olarak nasıl kısaltabilirim? Tüye juvire çı bıkri. Bakın ne oluyor? Ezi jere kompütüreki bıkrim. Bu burada bir iyi olması gerekiyordu arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Ezi juvire kompütüreki bıkrim ya da bunun kısa hali şurada öğrendiğimiz gibi eze jere kompütüreki bıkrim. Yani jvi artık j'ye dönüşmüş arkadaşlar. Tu avşini yaratayım. Sen avşinle geliyor musun? Şimdi ben diyebilirim ki cevap olarak bele ez bu avşini yaratayım ya da bele ez bu verettim. Burada kadın olduğunu anlıyorum avşinin. Ez bu verettim. Ya da bunun kısa hali olarak bele ez berettim diyoruz. B neyden oluşuyor? B ve E'den oluşuyordu. B oluyordu. Zaten birliktelik anlamını veren onunla kişiler için böyle olduğunda yine tam bir önceki derste öğrendik. Çantayı da çeheye em dikarim bejin çantayı da tiştek düneye. Anji dve de tiştek düneye. Anji de tiştek düneye. Angu em çi femdikin
Di çantayı da evdi u ev hali tavan katiye bahevdu. Bu ye de. Arkadaşlar tıpkı bunlarda olduğu gibi dı ve buradaki yani büküm hali diyeyim ben size yan yana geldiğinde artık bize t'yi verdi. Zaten dı de biraz içinde anlamını veriyordu. Daha de çantada ne var? Orada işte bir şey yok dedim burada. Artık bu çantanın yerini tuttu. Lüve bigere. Yani onu ara. Lüve bigere. Cevap olarak ne diyebiliriz? Eze lüve bigerim diyebiliriz. Ya da eze işte kişinin adı Zelal olsun. Eze lü zelale bigerim diyebiliriz. Ya da kısa hali olarak eze le bigerim. Yine bu le de l ve büküm halinin yerini tutmuş. Böyle ember devam bikin. Divê tu ji wê lêborîm bixwazî. Em çi dibînin burada? Ji wê dibînin, ne wisa? Ji û halê tevangê û kesasê em. Her tişt dibe. Nixwe em dikarin vîneka kurt bikin. Em ê çawa kurt bikin? Ji û ew ê dihat bahevdû. Divê tu jê lêborînê bixwazî bû. Divir de hevano. Ji xwe jê me got cihê ji û wêyê digire. Ji ber vê yekê em êdî nikarim bibêjin divê tu jê wê lêborînê bixwazî. Jê wê şaş e. Ji ber ku ji xwe ev jê cihê wê jî digire. Arkadaşlar burada en çok yapılan yanlışı, yazım yanlışını görüyorsunuz şu anda. Bütün örnekler için bakacağız buna. Şimdi divê tu ji wê lêborînê bixwazî ondan özür dilemelisin. Ben bunu ji wê'yi görüyorum artık. Bunu nasıl kısaltabilirim? Divê tu jê lêborînê bixwazî. Yine ondan özür dilemelisin dedim. Artık buradaki j, ji wê'nin yerini tuttu. Burayı anladık. Arkadaşlar artık bu yerini tuttuğu için wê'nin de ben bir defa daha wê'yi yazamam. Buna gerek yok artık. Divê tu jê wê lêborînê bixwazî artık yanlış. Bu en çok öğrencilerimizin en çok yaptığı yanlış bu arkadaşlar. Ya j lêborînê bixwazî demem lazım ya da ji wê demem lazım. Ya da belki isim kullanırım. J, Ayşe de diyebilirim. Ama J ve ikisini aynı anda diyemem. Çünkü buradaki J zaten V'nin değerini alıyor. Zaten ikisinin birleşiminden oluşuyor bu. Em ji bo minakên din jî binêrin. Di fergê de çend xwendekar hene? Di fergehê de kabinêrin. Di fergehê de. Burada di yekiye kesa sem işte sem yekşimar heye em ne mecbur çok kesbe we hani tiştan digre ez êdî çawa dikarim bêjim tê de çend kes hene yani tê de çend xwendekar hene ferq nake ez dikarim bêjim tê de ev tê cihê di û fergehê digre lê ez nikarim bêjim tê fergehê de çend kes hene ji ber çi ji ber ku ji xwe ev tê cihê her duyan jî digre. Arkadaşlar aynı şekilde d'dan ve büküm halinden T olduğunu öğrendik biz. Artık bu T'nin her ikisinin yerini tuttuğunu da biliyoruz. O yüzden bir daha içinde sınıfta dememe gerek yok. Zaten burada T derken orada diyorum yani örneğin. O yüzden zaten fergehe ve T'yi yan yana kullanamam. D fergehe de çent kesene yanlış. Yanlış arkadaşlar. Tekrar ediyorum. T her ikisinde yerini tutuyor burada. Zaten orada diyorum ben burada. Orada sınıfta işte kaç kişi var demem saçma olur. Ya orada kaç kişi var derim ya da sınıfta kaç kişi var derim. Sınıfta diyeceksem bu şekilde ilki gibi orada kaç kişi var diyeceksem T'de demem gerekiyor. Diloteli dimini. L'ye dibinin burada o hali tavan dibinin, navek dibinin işte işte seyeme diyare. Em kan çava beşin, l'yem çava kurt bakın. Tu ledmini. Tu ledmini. Em dîsa wek van, em nikarin ço gavaz bêjim lê ev cihê otelê jî digre, cihê lêyê jî digre. Ez êdî hewce tune ez dîsar bir lê otelê binivisim. Ji ber vê yekî jî tu lê otelê dimînî şaş e. Aynı şekilde arkadaşlar sen otelde mi kalıyorsun? Ya da burada nasıl söyleyebilirim? Sen işte orada mı kalıyorsun diyebilirim. Zaten bu lê hem l'nın hem de otelin yerini tutuyor. Hem l'nın hem otelin yerini tutuyor. O yüzden orada otelde demiyorum. Artık sadece bir tanesini kullanıyorum. Ya tu l'edmini diye sorarım yani orada mı kalıyorsun ya da tu l'oteledmini otelde mi kalıyorsun derim. Ev bu balafre na İstanbul'e. Yine burada bir bıl görüyoruz. Bir de üçüncü tekil şahsın kullanıldığı bir yer görüyoruz. Zaten bunu söylememe gerek yok. Üçüncü tekil kişi sadece kişi olmayabilir yani.
Herhangi tekil ve o dediğimiz her şey olabilir. Burada işte uçakla bu balafrina İstanbul uçakla gelmiyor. O uçakla gelmiyor İstanbul'a diyoruz. Şimdi uçakla bu balafre bunun yerini ne tutabilir? Bu neye dönüşüyordu? Ev ve na İstanbul'u. O onunla İstanbul'a gelmiyor dedik burada da. Zaten onunla dediğim şey uçakla, uçak ile. Ben bu anlamı B ile verdim. Hem B'yi içeriyor ile anlamını hem de uçak anlamını şuradaki ev sayesinde içeriyor. O yüzden bir daha onunla uçakla dememe gerek yok. Yani eğer ben ev B balafrena İstanbul dersem yanlış olur. O onunla uçakla İstanbul'a gelmiyor demiş olurum. Bu da gramer olarak yanlış. Hin lêkerin ku bi cinakên lêvxistî çêdibin. Hevan ûndvan divir de hin lêkeran dibînin. Ev lêker bûne lêkerên nû. Mesela gihiştin, buya tê gihiştin, işte ketin buya pê ketin, her vekidin. Ev hemû lêker bi cinakên lêvxistî çêbûne. Wek mînak, di ê gihiştin, buya tê gihiştin. Bi ê ketin, buya pê ketin. Mesela bu çawa bêjim, bi tiştekî ketin ez nabêjim, ez bêjim pê ket. Êdî buya lêkereke nû. Bi ê xistin, buya pê xistin. Ji ê kirin, buya jê kirin. Ser ji ê kirin, buya ser jê kirin. Ji ê birin, buya jê birin. Li ê kirin, buya lê kirin. Arkadaşlar burada bu cinaktin levhasıyla oluşan bazı fiilleri görüyoruz. Şunun bilgisini vereyim. Bu fiiller asıl anlamını kaybetmiş fiiller. Aslında türemiş fiil gibi düşünebilirsiniz. Örneğin giyiştin, yetişmek, gaçtın deniliyor. Yetişmek ama t giyiştin artık anlamak, kavramak. Bakın buradaki t nereden geliyor? D ve e'den geliyor arkadaşlar. Bunlar yan yana gelmiş. Artık yeni bir fiil olmuş diye giyiştin. O da bize anlamak, kavramak anlamını veriyor. Ya da b, e ketin. Ketin normalde düşmek, girmek anlamı vardı. Ama şunların yan yana gelmesiyle p ketin ise yanmak demek arkadaşlar. Bir şeyin yanması, tutuşması. Ateşin yanması. Ya da aynı şekilde b, e hıstın. Aslında hıstın işte koymak anlamı var. Ama p hıstın dediğimizde artık ateş yakmak anlamını veriyor bize. J, e kırın. Kesmek anlamında ama ben J kırın dersem kırın yapmaktı ama J kırın dersem artık kesmek anlamı var. Hatta şurada varmış zaten. Cebrin de öyle. Ser J kırın. Ser kafa demek. Kırın yapmak demek. Ama bu J yani J, E'den oluşmuş J hepsi yan yana geliyor. Ser J kırın yeni bir fiil oluyor. Canlı hayvanı kesmek diye çevirdim ben. Çünkü ya aynen bu kurbanlarda kesiyoruz ya biz. Onun için kullanılıyor sadece. Yani ser kafa demek ama bu kafa kesmek yerine kullanılmıyor yani. Direkt canlı hayvanı kesmek anlamında kullanılıyor. Yine jebrin silmek. Brın brin. Yani ona geliyor. Brin normalde götürmek arkadaşlar. Jebrin silmek oluyor. Yepyeni bir fiil oluyor. Kırın yine yapmak, etmekti. Kırın. Kırın yani artık giydirmek oluyor. Tabii ki yine bunların hepsi üçüncü tekil kişi arkadaşlar. O yüzden giydirmeyi de çoğu kişiler için değil, tekilse kullanıyoruz. Bunun yerine mesela şey de diyebilirsiniz. İşte li keçahwe, işte ez li keçahwe, ez cile keçahwe li ve dikim de diyebilirsiniz. Bakın uzun hali o li ve kırın. Ama kısa hali le kırın. Ez le dikim. Ben giydiriyorum. Anlamını veriyor direkt. Şimdi arkadaşlar burada çoğu artık kendi anlamlarını kaybetmişti ve yeni bir fiil oluşmuştu. Şurada da yine bu zamirlerle oluşan fiilleri görüyoruz ama burada anlamlarını kaybetmiyorlar. Sadece bunlarla oluşuyorlar. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Siz de kullanıma dikkat edin. Jikeseki, jitişteki haskirin. Birini sevmek. Fiil bu. Jikeseki, jitişteki haskirin. Yani ben şuraya işte ez jide hazdikim diyebilirim. Ben seni seviyorum. Ez jide hazdikim diyebilirim. Ben annemi seviyorum. Ez jivi hazdikim diyebilirim. Ben onu seviyorum. Buraya o biri geliyor ya da bir şey geliyor. Eğer ben bir şey kullanmayacaksam, isim falan vermeyeceksem direkt ne diyebilirim? Cinakine nefesi kullanabilirim. J haskirin yine sevmek anlamı. Yine bir şeyi, birini sevmek anlamını veriyor artık. Şuradaki J keseki ya da J tiştekin yerini tutuyor.
Yine bunun açılımı ne? Az önce de gördüğümüz gibi J neyden oluşuyordu? J ve E'den oluşuyor arkadaşlar. Örneklere bakalım. Ez jihavine hazdikim. Ben yazı seviyorum. Ben bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? Ez direkt J hazdikim. Onu seviyorum diyebilirim. Ama ez jihavine hazdikim diyemem. Çünkü J zaten havinin yerini tutuyor burada arkadaşlar. Bir daha ben onu yazı seviyorum dememe gerek yok. Dest bitişteki kırın. Ango dest bekir'in. Bu çok fazla kullanılan bir fiil arkadaşlar. Çok yaygın bir fiil. Her ikisi de öyle. Dest bekir'in başlamak. Aslında dest bekir'in nereden geliyor? Dest bitişteki, yani bir şeye başlamaktan geliyor. O bir şeyi biz buna yazıyoruz. Örneğin dest bikar, herhangi bir şey. Ez dest bikari dikim dersen ben işe başlıyorum demiş oluyorum örneğin. Yani buraya bir şey gelmek zorunda. Peki ben onun yerine zamir kullanmak istersem dest bekir'in diyebilirim. Ona başlamak gibi oluyor arkadaşlar. Peki bu P nereden geldi? Biliyoruz. B ve tiştek, yani B ve E'den geldi. Birleşti ve burada P olarak fiilimiz oluştu. Şimdi bunun açılımına bakalım. Ez dest bızanınge hedikim. Ben üniversiteye başlıyorum. Ya da bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? B ve E'yi gördüm. Ez dest bedikim. Ben ona başlıyorum demiş oldum. Ama ez dest bızanınge hedikim diyemem. Neden diyemem? Çünkü ben işte ona üniversiteye başlıyorum demiş olurum. Bu da yanlış olmuş olur. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar buradaki çoğu yüklem yani yeni bir anlam kazanmış. Örneğin işte yetişmekle anlamak çok aynı fiiller değil. Ya da girmek, düşmekle yanmak da değil. Ama bakın yepyeni fiiller oluşuyor ama şunlar da aslını kaybetmiyor. Haşem verin hindarya xwe. Ka onu ci binêrin pêçî texmîn bikin. Em wisa yek bi yek biçin. Ez tiştek heye divirde. Rê dibêjim, ew jî dinivîse. Çi were vê valahiye? Ez jê re dibêjim, ew jî dinivîse. Ev jê çi digre? Ez ji wî re, ez ji wê re, ez ji xwendekara xwe re. Cê kese sêyem digre. Li ser maseyê sindoqek heye. Nokta de fêkî hene. Çi de fêkî hene? Di sindoqê de fêkî hene. Ne wisa? Nixwaze çawa bidim bi cînavkê nêvxistî? Dê de fêkî hene. Ew ji metrobûsê hez nake. Lê dîsa ji metrobûsê hez nake, lê dîsa tê kargehê. Çi were cêwî de? Lê dîsa pê tê kargehê. Ango em dikarin cêwî de binivîsin. Lê dîsa bi wê tê kargehê. Ancak bi metrobûsê tê kargehê. Arkadaşlar bu örneği Türkçe'de anlatayım. O metrobüsü sevmiyor ama yine de onunla geliyor. İşe onunla geliyor diyeceğim. Onunla anlamını nasıl veriyorduk biz? İşte bu ile veriyorduk değil mi? Birliktelik anlamını nesneler için. Bu metrobüse diyebilirim burada. Ya da bu ve metrobüsenin kısaltılmış hali ve zamir kullanarak oluşmuş hali P diyebilirim. PT kargı. Onunla demiş oldum burada da. De avahiye de dehkhani hene le de qed dikan tunene. Çi were burada? Lê di çi de qed dikan tunene? Di avahiye de ne wisa? Ez çawa dikarim kurt bikim? Lê de qed dikan tunene. Burada dedik ki arkadaşlar binada 10 ev var ama nokta hiç dükkan yok dedik. Neyde dükkan yok? Binada değil mi? Peki ben bina yerine onda anlamını nasıl verebilirim? The avahiye'de binada diyeceğime de diyorum. The ve e'nin yan yana gelmiş hali de'yi veriyordu bize. Tükenge des bikaridiki tükenge des de tişteki kırın. Kabinenin burada kare ev. Es pencemehe dest emeçi bejin. Deznan bejin bikari. C bu tavan geçidikle dest bedikim. Tu ji werzîşê hez dikî? Ji werzîşê. Na ez em ê çawa kurt bikin? Ez jê hez nakim. Ya dawîn ez noktayê hez dikim lê belê ez nokta nakerim. Em çawa dikarim vî çekim. Arkadaşlar şimdi son örneğimizde ben sevmek ama Kürtçedeki mantığı anladık artık. Bir şeyi sevmek olur o. Hani böyle bakmamız lazım. Bir şeyi seviyorum diyeceğim.
Yani onu seviyorum diyeceğim örneğin o bir şey neyse. Nasıl söyleyebilirim bunu Tunavkin lafzıyla? Ez, je, hezdikim. Ben onu seviyorum. Lebeli ama ben, şimdi burada gerin görüyoruz. Gerin aramaktı. Ama bu fiil bir edatla oluşuyordu. Arkadaşlar bu edatla oluşan fiilleri, tüm edatları biz zaten çokça diğer kurlarda gördük. Eğer eksiniz varsa önce onlara dönüp bakabilirsiniz. Gerin tek başına kullanılmıyordu. Daha doğrusu gerin tek başına kullanılırsa gezmek anlamını verir. Ama lı keseki gerin olursa bu artık aramak anlamını veriyordu bize. O yüzden nasıl söyleyebilirim? L'nın yerini ne alacak burada? Ez, le, nagerin. Ben onu seviyorum ama onu aramıyorum demiş oldum burada da. Peli hevalin heja, em hatin davya vaneye xwe, hevi dikmiş bu veci su devar bu evane, hatta vaneye gedin lixwe baş binerin, lixwe mukatebin, heke kemasyon ve hebin, un dikarin li astayken binerin, u Luan miçaran guhtar bikin, şibar kutede gerek miçaran gerek bir berfrehi ve gotin, unce dikarin le binerin. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Eğer dediğim gibi eksiğiniz varsa edat konusuna ayrı bakabilirsiniz, büküm konusuna ayrı bakabilirsiniz, edatlardan oluşmuş fiillere bakabilirsiniz. Bunların hepsi birinci kurda yer alıyor. Zaten bir video en fazla 20 dakika falan oluyor. O yüzden şey yapmayın yani. Eğer eksiğiniz varsa onları giderip bir daha gelip dersi dinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler arkadaşlar. Hevalin heja, bixêratin fêrgeha Kurdî, îro mişara me mişarekî gelek malkeşe, ez jî pir kele canmış bo vê mişarê. Mişara me dema boriya sade ye. Dema boriya sade ji bo lêkerên negerguhez. Em ê qasektin lê binêrin negerguhez çi ye, gewan bêjin gerguhez çi ye, em ê hînî van bibin. Ev dem dîsa demeke sereke ye, jiyana rojan de zaf ye, û bi min ji bo kesên Kurdî axê hinek dijwar li gorî dema bê. Ji ber ku hin qayde hene di nav jiyana rojane de em tiştekî diaxivin lê rastiya wan hinek cuda ye. Em ê hînî şaçiyên xwe jî bibin di vê waneyê de. Arkadaşlar 7. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu demaborya sade yani basit geçmiş zaman ya da dili geçmiş zaman diye çevirebiliriz. Bugünkü konumuzu Leyker'in ne gergühez başlığı altında inceleyeceğiz. Yani geçişsiz fiiller için işleyeceğiz. Ne gergühez geçişsiz demek. İlerleyen bu derste ve bundan sonraki derste geçişli olunca, geçişsiz olunca neler değişiyor bunu hep birlikte öğreneceğiz. Bu çok temel bir zaman. Bütün dillerde olduğu gibi artık geçmiş zamana giriş yapıyoruz. Şimdiye kadar beklememizin sebebi yani ikinci kura kadar beklememizin sebebi ise arkadaşlar tüm geçmiş zamanların diğer zamanlardan farklı olması. Çünkü artık başka bir kök üzerinden ilerleyeceğiz. Biz ne demiştik? Türkçe'de iki temel kök var. Şimdiki zaman kökü ve geçmiş zaman kökü. Şimdiki zaman kökünü biz şimdiki zamanda, geniş zamanda, gelecek zamanda ve birçok tipte kullandık. Artık başka bir kökle bizim işimiz. Yalnız şöyle bir şey, hiç Kürtçe bilmeyenler için bana göre, benim fikrim diğer zamanlar daha zor. İşte geniş zaman, gelecek zaman gibi. Çünkü bir kural yok o kökleri ezberlerken. Yani ezberlemek gerekiyor. Çoğu zaman bir kural yok. Bunda ise öyle bir şey yok. Hep küçücük bir kural var ve bütün kökleri direkt elde edebiliyorsunuz. Ama bunu da bu zamanda bence Kürtçe bilenler için biraz şey gelecek, biraz zor gelecek. Çünkü bazı kurallar var ki bizim günlük hayatımızda çok yerleşmiş. Biz öyle konuşuyoruz ama aslında öyle olmaması gerekiyor. Yani bazı hatalar yapıyoruz söylerken bunları. Şimdi hep birlikte tek tek göreceğiz. Bu derste geçişsiz fiiller için ve diğer dersler, 8. derste ise geçişli fiiller için şimdiki zamanı öğreneceğiz. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Slaytayken de mednekiye em dîsa bi mednekê em dest pê bikin û em analiza metnê bikin bi hevre. Dawiya hefteyê hevala min a zarokatiyê ji Amedê hat Stenbolê. Min şeveqe ew li balafirgehê pêşwazî kir. Em hatin malê, me bêhna xwe veda û em ji malê derketin. Pêşî em çûn Taksimê û em heta Karaköyê meşiyan. Em ji wir derbasê Eminönü'ye bûn û me li wir masî xwatin. Piştre jî em ji rêya tramvayê heta Beyazıt'ê meşiyan. Me gelek cihên dîrokê dîtin.
Emza vostiyan leme rojeke têru tiji derbas kir. Arkadaşlar bu metinin hepsi geçmiş zamanla yazılmış bir metin. Şimdi bakalım anlamına. Dawiya hafteye hevalamla zarukatiye ji amede hat İstanbul'a hafta sonu çocukluk arkadaşım Ahmet'ten İstanbul'a geldi. Gelmek fiili neydi arkadaşlar? Hatın. Hatından hat kalmış elimizde. Min şevaki evli balafırgehi peşvazi kir. Ben sabah onu havaalanında karşıladım. Karşılamak peşvazi kırın. Em hatin mali. Biz eve geldik. Yine hatını görüyoruz ama em olduğu için, çoğul olduğu için kişi eki görüyoruz burada. Me behna veda. Behna dinlenmek arkadaşlar. Ve hesin de deniliyor. Behnvedan da deniliyor. Biz işte biraz dinlendik. U emcimali derketin. Ve evden çıktık. Derketin çıkmak. Peşi emtün Taksim'i. Önce Taksim'e gittik. Bu hem hatta Karaköy'e meşyan. Ve Karaköy'e kadar yürüdük. Meşin, yürümek fiilini görüyoruz. Emçivur derbası Eminönü'ye bun. Derbas bun. Diyor ki oradan Eminönü'ne geçtik. Derbas bun geçmek arkadaşlar. Umedur masihvar. Ve orada balık yedik. Kış saşı emçiraya tramvaya hatta Beyazıt'a meşyan. Sonra da tramvay yolundan Beyazıt'a kadar yürüdük. Meggelek cihendiroki didin. Biz birçok tarihi yer gördük. Emza vostiyan, biz çok yorulduk. Yorulmak vastan fiili. Le merojeke terutişi derbaskır. Ama terutişi dolu dolu. Dolu dolu bir gün geçirdik. Yine geçirmek derbaskırın fiilini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fiilleri tek tek bir daha bakalım. Em yek biyek luan binerin li lekeran. Hevala minji amede hat. Mekot efkijan lekera hatin. Min ev peşvazi kir. Megot kijan lekere peşvazi kirin. Em jimale derketin. Kijan lekere derketin. Em çun Taksim'i. Kijan lekera çune. Em hatta Karaköy'e meşyan. Kijan lekere meşin. Melvur masi xwar. Kijan lekere xwarin. Me rojeke hoş derbas kir. Kijan lekere derbas kirin. Arkadaşlar burada şu fiillerin mastar halini, forma raderin dediğimiz mastar halini görüyorsunuz. Fiillerin mastar halini ve geçmiş zamanda da kullanımını görüyorsunuz cümle içinde. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekecek arkadaşlar. Bazen mesela şurada em demişiz, yani yalın zamir kullanmışız ama mesela burada me demişiz. Bükümlü zamir kullanmışız. Em tüm Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Me masihvar, biz balık yedik. Temelde ikisi de geçmiş zaman ama biri yalın halde olmuş, biri bükümlü halde. Arkadaşlar bu tam da geçişlilik, geçişsizlikle alakalı ve dersin başında ne dedik? Geçişsiz fiiller için olanı göreceğiz bu dersimizde, yani 7. dersimizde. O yüzden bizim işimiz bu ders için yalın olan zamirlerle ilgili. Şimdi bir de fiillere bir daha dönelim. Fiiller nasıl elde ediliyor geçmiş zamanda? Çok önemli. Dedik ki geçmiş zaman kökü ve işte şimdiki zaman kökü var. Adından da belli olacağı üzere tüm geçmiş zamanlarda geçmiş zaman kökünü kullanıyoruz. Ama bu kökün elde edilmesi çok kolay. Çünkü arkadaşlar bu forma raderin dediğimiz mastar halindeki fiillerden sonundaki biz neyi ya da ını atarsak, eğer ın varsa ın, ne varsa ne atarsak elimizde kalan bizim geçmiş zaman kökümüz oluyor. ın varsa ın gidiyor, ne varsa ne gidiyor. Tek tek bakalım. Çun gitmek fiili. Sadece ne var, ne gitti. Benim şimdiki geçmiş zaman köküm ne kaldı elimde? Sadece çu kaldı. Peki ez için örneğin bu cümleyi nasıl kuracağım? Ez çum. Ez çum. Bakın sadece şimdiki zaman ez'e göre olan kişi eki geldi. Hatın fiili gelmek fiili. ın var sonunda. Yanında ı da var. ın varsa ın gidiyor dedik. Elimizde hat kaldı. Peki ez'e göre nasıl çekeceğiz? Ez, hat, bir de kişi ekimiz ez hatım, ben geldim oldu. Huarım var arkadaşlar. Huarın
ın var sonunda. O yüzden ın gitti. Huar kaldı elimizde. Nasıl söyleyeceğiz geçmiş zamanda? Min huar. Ben yedim. Burada artık şimdi kişiyi görmüyoruz artık burada. Bu bizim diğer ipucumuz. Ama geçişsiz fiillerde kişi ekini kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten buradan tespit edebilirsiniz onu. Got'un söylemek. In var, in gitti. Got kaldı elimizde. Min, got, ben söyledim. Yine kişi ekini görmüyoruz çünkü bunlar geçişli fiil. Diğer dersimizin konusu. Gerin arkadaşlar gezmek. Ne var sadece? In yok. Bakın bu i değil. O yüzden neyi attık? Geri kaldı elimizde. Peki ez'e göre nasıl çekileceğiz? Ez gerim, ez geriyam ya da her ikisi doğru. Habitin çalışmak. Sadece ne var? Bunlarda sakın şu i'yi de atmayın. Habit değil kökümüz. O şimdiki zamandaydı. Geçmiş zamanda ne varsa ne gidiyor, in varsa in gidiyor. Burada sadece ne var? Habiti kaldı kökümüz. Ez habitim, ben çalıştım oldu. Ahvin konuşmak. Ahvi ne vardı ne gitti? Geçmiş zaman kökü. Ez ahvim, ben konuştum oldu bu. Avet'in atmak. In var, in gitti. Avet kaldı elimizde. Minavet, ben attım. Geçmiş zaman hali arkadaşlar. Şimdi dedik ki bazıları minle yapılıyor, bazıları ezle. Bu tamamen geçişli ve geçişsiz olma durumuna göre değişiyor. Ve biz bu derste ne gergöhezi yani geçişsizlik durumu üzerine, geçişsizlik durumunu öğreneceğiz. Bunun üzerinde duracağız. Hekeleyker ne gergöhez? Geçişsiz, intransitif be. Yani geçişsiz ise fiilimiz. Breser tüneye, nesne yoktur. Kırdeharu dimine, özne yalın halde kalır arkadaşlar. Es, du, ev, em, hun, ev ya da işte isim kullanacaksam zozan, mırat, artık her neyse. Yalın halde, asla bükümlü halde değil. O min, te grubu değil, es, du grubundan kullanacağız. Leker ligori kırdeyi tek şandın. Fiil özneye göre çekimlenir. Ango hartafen kesalet dem karanin. Yani kişi ekleri kullanılır arkadaşlar. Kişi ekleri kullanılır. Örneğe bakalım. Şimdi burada çun gitmekti. Ne vardı ne gitmişti? Çu kalmıştı kökümüz. Peki sen gittin diyeceğim. Sen gitmek geçişsiz bir fiil. O yüzden tu halini kullanıyorum. Tu, çu, bir de kişi ekini kullanacağım. Ligori kırdeyi tekşandı. Tu çui. Sen gittin. Piştide senden sonra ez hadim. Ben geldim. Gitmek ve gelmek bunlar geçişsiz fiil. O yüzden nesne almaz. Preseptüneye, kırde harudimine özne yalın halde kaldı. Ligori kırdeyi tekşandın. Özneye göre de çekimledik. Şimdi biraz daha geçişsiz nasıl bileceğiz biz geçişsiz ya da geçişli olmasını? Biraz bunun üstünde duralım. Burada çok güzel ipuçlar var. Böyle liste yapmaya çalıştım. Sizin de daha kolay tespit edebilmeniz için. Şimdi birincisi dedik ki nesne yoktur arkadaşlar. Breser tüneye, ango bersiva çiye tüneye. Nesne yoktur. Yani ne'nin cevabı yok. Şimdi Türkçe'de biz bunu öğrenirken okullarda hep neyi ve kimi soruların cevabını yok diye öğreniyorduk. Neyi ve kimi sorularının cevabı yok. O zaman geçişsiz oluyor. Örneğin es hatim, ben geldim. Şimdi bakalım çı yani ne'nin cevabı var mı? Ben ne geldim? Saçma oluyor değil mi? Ben araba geldim olmaz örneğin. Ben arabayla geldim oluyor. Yani ben neyi geldim, ben kimi geldim? Bunların cevabı yok. O yüzden geçişsiz kabul ediliyor. Cevap yok. Bersif ne? Peki geçişsizse ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradakileri yapıyoruz. Geçişsizse eğer kırda harudım yine özne yalın halde ve fiil de özne göre çekimleniyor. Bu kadar. Şimdi devam edelim diğer ipucumuza. Lekerin kubu bu ne çedbin ne gergühezin. Yine güzel bir ipucu bu. Diyor ki olmak fiiliyle oluşan fiiller geçişsizdir. Hani birleşik fiiller olmak fiili oluyor diye bazen. Örneğin ez nehoşbum. Ben hasta oldum. Tumazın buyi. Sen büyüdün. Böyle bunun olmak fiiliyle oluşan tüm birleşik fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Bir de arkadaşlar bunu bir yerde söylemiştim hatırlıyorum. Aslında neydi? Mesela ez nehoşum ben hastayım demek. O kişekleri var ya onların aslında olmak fiili, tıpkı İngilizce'deki to be fiili gibi olmak fiili olduğunu söylemiştik.
O hani emizar tubiye dönüşüyordu. Bizdeki kişi eklediyse buna dönüşüyordu. Mesela ez nehoşum onun şimdiki zamandaki hali. Ez nehoş bum onun geçmiş zamandaki hali ya da ez nehoş bibim onun gelecek zamandaki hali. Aslında onların hepsi olmak fiili. Ya da büyümek. Bunu nasıl çevirebiliriz? Hasta olmak, büyük olmak gibi yani mantalite bu aslında. Yine ezmazınım, ben büyüğüm, şimdi büyüğüm. Ezmazın bum, ben büyüdüm. Ezemazın bıbım, ben büyüyeceğim. Aslında o kişiliklerin hepsi olmak fiili. Hemu kartafın kesane drastiya xoda lekera bunene hevano. Evet, buna da tik attık, bunu da öğrendik. Olmakla oluşan tüm fiiller geçişsiz kabul ediyor. Yine bu ne demek? Bu bizim öznemizin yalın kaldığı ve fiilimizin de özneye göre çekimlenmesi demek. Lekerin bandore hemula çedikin ne gergezin. Yine çok güzel bir ipucu arkadaşlar. Bu %90 oranında doğru, yani bazı istisnalar var, o yüzden böyle belirttim. Diyor ki bütün vücudumuza, eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa biz onu geçişsiz kabul ediyoruz. Örneklere bakalım. Çun gitmek fiili. Şimdi ben bir yere gidince benim bütün vücudum hareket ediyor. Bütün vücudum gidiyor. O yüzden bu geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. Hatin gelmek fiili. Yine bir yerden gelince bütün vücudum geliyor. O yüzden bütün vücuduma etki ettiği için bu fiil geçişsiz kabul ediliyor. Ketin düşmek, bütün vücudum düşüyor. Vastan yorulmak, bütün vücudum yoruluyor. Mirin ölmek, bütün vücudum ölüyor. Bu şekilde bütün vücudumuza etki ediyorsa arkadaşlar geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek arkadaşlar? Geçişsiz kabul edilmesi demek. Öznenin yalın, fiilin de özneye göre çekimlenmesi demek. Pıraniye lekerin kubu yine kadın ne gergözün. İnle biten fiillerin çoğu geçişsizdir. Bunu zaten şeyde görmüştük. O fiilleri öğrenirken, türemiş fiilleri öğrenirken söylemiştik. İnli oluyorsa hep kendi kendine olma anlamı var. Yani kendi kendine oluyorsa ne demek? Arkadaşlar nesnemiz yok demek zaten. Bir nesnemiz yok orada. Bu anlama geldiğini de söylemiştik. Hatta o zaman demiştik bunlar geçmiş zamanda işimize yarayacak. Evet, geçmiş zamanda inle bitiyorsa çoğunluğu, ama yine istisnalar var her dilde olduğu gibi. Geçişsiz kabul ediliyor. Örneğin gerin gezmek, fırın uçmak, barin yağmak, bazin koşmak, karisin donmak, kelin kaynamak. İlle biten fiillerin çoğu. Birkaç tane çıkarırsak sanırım hemen hemen hepsi de diyebiliriz. Geçişsiz kabul ediliyor. Hatta arkadaşlar şimdi bir örnek vereceğim. Örneğin ahvin ya da peyvin, konuşmak demek. Aslında ahvin ya da peyvin bunun geçişli olması gerekiyor değil mi? Çünkü ne konuştum? İşte bir şey hakkında konuştum, haber konuştum falan. Yani ne sormuştum, neyi konuştum diyebiliyorum. Bir cevap var. Ama arkadaşlar in ile bittiği için biz onu da geçişsiz kabul ediyoruz. Ve o yüzden ez ahvim, ez peyvim diyoruz. Min ahvi demiyoruz. Yine ez, yani öznemiz yine yalın kalıyor. Normalde geçişli olması gerekiyor, ancak inle bittiği için yine biz bunu geçişsiz kabul ediyoruz. Ya da arkadaşlar mesela akıvin, peyvin konuşmak demek, haberden de konuşmak demek. Haberden ya da kısekırın de konuşmak demek. Arkadaşlar örneğin orada da dan, yani vermek, aslında bir şeyi vermek geçişli ya da kısekırın yapmak, bir şeyi yapmak geçişli. Sırf bu fiillerden dolayı min haberda, min kısekır, ama ez ahvim, ez peyvim. İnle bitenler geçişsiz gibi çekimleniyor, diğerleri geçişli gibi çekimleniyor. Anlam aynı anlam olmasına rağmen. Böyle, Amber devam bakın. Şimdi arkadaşlar bazı fiilleri tüm kişilere göre çekimleyelim dedik ki. Geçişsiz ise nasıl anlıyoruz geçişsiz olmasını? Şu kurallardan anlıyoruz. Özne yalın ve özneye göre çekimleniyor. Çun kokaviçiye dema boride edem himbunten eminneyi babicin çuma destemede jibo eze esçum bo tuye tu çuyi bo eve evçuyena evçu evci istisna dema boriye emekasektin begerin vedere jibo em hun evşka به همان شکل چیدن، یعنی برای قرطافین kesane به همان şekline emçun, hunçun, evçun. Arkadaşlar şimdi çunda ne var, sonunda neyi attık? Çu kaldı şimdi geçmiş zaman kökümüz. Bütün kişilere göre artık çekimleyebiliriz kişi şeklini
kullanarak esçum ben gittim, tüçüyü sen gittin, evçu o gitti. Arkadaşlar burada dikkatinizi çeksin. Üçüncü kişi eki yok. Evçuye demiyorum artık. Geçmiş zamanda kartafak esasem evçune üçüncü tekil kişi eki yok arkadaşlar. Kullanılmıyor. Emhun evçun biz gittik, siz gittiniz, onlar gittiler. Bilmeniz gereken şey ev için e kullanılmıyor artık. E ya da y. Şimdi devam edelim. Hartın gelmek, neyi gelmek, kimi gelmek cevabı yok. O yüzden geçişsiz fiil ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden geçişsiz fiil. Ne yapıyoruz? Geçişsiz fiil olunca ez grubundaki özneleri kullanıyoruz. Zamirleri kullanıyoruz. Es hatım, tu hati, ev hat, disa kartapak esaseyem tuneye, em hatın, hun hatın, ev hatın. Lekeram man. Tene ne heye ne çu kokavi destemede ma. Em ligori hemû kesan em çekin le dîsa bala xwe bidin. Yek gavaz cêkî dimînim hemû laşê min dimîne. Ji ber wî jî ez ê qartafên binakên xwe rû bikarbînim. An jî ez çi mam bersiv tune. Ji ber vê em wek negergo ez qebûl dikin. Em niha li gorî cinavkan çêkin ez mam, tu may, ew ma dîsa qartafa kesaseyem tuneye, em hûn ew man. Mirin in heye in çu destemede mirma. Em li gorî hemû kesan bikişînin. Ez mirim, tu mirî, ew mir dîsa qartafa kesaseyem tuneye. Em hûn ew mirin. Çok ji bo kesên pirjimar qartaf bi heman şeklê çêdibin aynine. Me got çi ya girîngçiye qartafa kesaseyem yani ji bo ewê tu qartaf nayê bikaranî tuneye hevana. Lê kerên cewî dîsa ev jî belê rewşeke xweş e. Ji ber ku hinek cana serime tevlî hev dibe em rastiya wan binêrin. Arkadaşlar lê kerên cewî bunu böyle ikiz fiiller gibi çevirebiliriz. Yani ikiz şekillenen fiiller gibi. Şimdi burada iki tane kullanım göreceğiz. İkisinin de doğru olduğunu göreceğiz. Eminim böyle biraz bilenler varsa evet böyle de söyleniyor aslında böyle de söyleniyor diyeceklerdir. Şimdi gerin gezmek dedik. Ne varsa ne gidiyor, ın varsa ne gidiyor. Burada ne var, ne attık. Geri kaldı değil mi kökümüz? Normalde nasıl demem lazım? Ez gerim. Ben gezdim. İşte neyi gezdim, kimi gezdim olmadığı için ez diyeceğim buna. Mın demeyeceğim. Ez gerim, ben gezdim. Peki biz bunu daha çok nasıl söylüyoruz ya da nasıl duyuyoruz? Ez geriyam gibi duruyoruz. Ez geriyam. Bu şekilde duyuyoruz. Neden arkadaşlar? İşte bu lekerin cevi formatına giriyor ve her iki kullanımda doğru. Her iki kullanımda doğru. Bunu da söyleyebilirsiniz, bunu da söyleyebilirsiniz. Asla yanlış değil. Bazin koşmak. Ne var ne gitti. Ez bazim, ben koştum. Ez baziyan, yine ben koştum. İkisi de doğru. Barin yağmak. Ne var ne gitti kökten. Bar kaldı kökümüz. Bari kaldı kökümüz. Baran bari, yağmur yağdı. Ya da baran bariya, yine yağmur yağdı demek. Kelin kaynamak. Ne var ne gitti. Af keli, su kaynadı. Af keliya, su kaynadı. Aynı şey. Kenin gülmek. Ev kenin, onlar güldüler. Bakın keni kökümüz değil mi? Ne var ne gitti. Bir de çoğul kişi eki kullanılmış. Üçüncü çoğul kişi. Ev kenin, onlar güldüler. Ev kenyan, yine onlar güldüler. Vastan ya da vastin, ikisi de yorulmak demek. Sözlükte böyle de görebilirsiniz, böyle de görebilirsiniz. Şimdi ne var ne gitti. Ya vasta ya da vasti, her ikisi kaldı kökümüz. Ez vastan, ben yoruldum. Ez vastin, ben yoruldum. Ya da ez vastiyan, yine ben yoruldum demek. Her iki kullanımda doğru. Dikkatinizi bir şey çeksin. Bu hangi durumda oluyor arkadaşlar? Bu inle biten fiiller için oluyor. Yani her iki kullanımda duyabilirsiniz. Çoğunlukla bunu duyarsınız ama. Şu formu daha çok duyarsınız. Hatta sanırım böyle dile daha güzel mi geliyor? Belki o yüzden artık bu şekilde yerleşmiş. Ney nerede maborya sade. Neyinya hemu demin bori bneyi çedbin. Hevano hemu demin bori. Bili ve deme se demin bori dinjene yeni sereke. Neyinya hemu yan bneyi çedbin. Emel begar mina kançı binerin çava çedbe. Arkadaşlar şimdi olumsuz formunu görüyoruz. Burada diyor ki bütün geçmiş zamanların olumsuzu ne ile yapılır? Yani fiilin başına ne getirilerek yapılır. İşte bu neye benziyor? Gelecek zamanda da ne yapıyorduk değil mi? Bu yatıp yerine ne getiriyorduk. Burada da öyle. Sadece bir şey atmamıza gerek yok. Çünkü
geçmiş zaman eki yok aslında arkadaşlar. Sadece geçmiş zaman köküyle bir zaman oluşturuyoruz. Artık bir ek olmadığı için sadece hiçbir şey atmıyoruz. Asıl fiilin önüne getiriyoruz. Hep yaptığımız gibi. Es hatim mali le huşkamın bimin ve nehat. Es hatim ben geldim. Es hatim mali ben eve geldim. Le huşkamın bimin ve nehat ama kız kardeşim benimle gelmedi. Eğer ben olumlu yapmak isteseydim ne diyecektim? Bimin ve hat diyecektim. Benimle geldi. O benimle geldi. Çünkü kişi olduğu için üçüncü tekil eki yok. Hatından sadece hat kaldı elimizde. Ama olumsuz yapıyorum. Ne yapıyorum? Sadece başına neyi getiriyorum? Em neketin azmine. Biz sınava girmedik. Eğer ben bunu olumlu yapmak istersem em ketin azmine. Biz sınava girdik. Olumsuz yapacaksam sadece fiilimin önüne ne getiriyorum? Neketin azmine girmedik. Evdohşev zu raneza. O dün gece erken uyumadı. Arkadaşlar siz kendinize düşünün. Burada ne niye başta değil, niye ortada? Çünkü tıpkı bizim işte şimdiki zamanda ya da gelecek zamanda da böyle üstünü çizdiğimiz gibi eğer bir fiil ön ek alarak türemişse, örneğin burada ra, zan, ra ön ekini görüyoruz. Böyle zamanlarda neydi? Hep eklerimiz ortaya geliyordu. Çünkü ne demiştik? Bizim için her zaman asıl fiildir. O yüzden olumlu zaman ekleri, olumsuzluk eki hep böyle asıl fiil kökünün önüne geliyor demiştik. Aynı kural burada da geçerli. Artık bir daha özellikle bunun için bir sayfa oluşturup böyle açıklamaya gerek yok. Çok fazla üstünde durduk. Düşmanne çiğ seyrane, sen neden pikniğe gitmedin? Şimdi çiğ seyrane dersem sen pikniğe gittin. Ne çiğ dersem başına neye geçirsem artık onu olumsuz yaptım. Zilan he ve ne gerya mali. Yine ne görüyoruz? Gerinden ve gerin. Gezmekten dönmek. Zilan hala eve dönmedi, varmadı. Bir örnek alarak türemiş bir fiil görüyoruz burada. Böyle fiillerde ne oluyordu? Ne hep ortaya geliyordu arkadaşlar. Yani asıl fiilin önüne geliyordu. Burada da asıl fiilimiz gerin. Gerinde ne var, ne gitti, geri kaldı elimizde. Bu işte inle biten az önce gördüğümüz şey. Lekerin cevi ikiz şekillenmiş bir fiil. Vene gerimale ya da vene gerimale her iki formda doğru. Belin hal vermet nekeye min evmetin hinterasa diye min vergirt. Yani ne min nevisan. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Buradaki örneklerle biraz daha oturtalım geçmiş zamanı. Rokan felat keshene u evne kadına berahoda dağıtın kampinerin çıdıbeşin. Felat tudo likudere buyi. Megoçı lekerin kubu bune çedbin. Hamu neger gözün. Şibervişi evvek tumaye. Edinette tumaye. Tudo likudere buyi. Felat sen dün neredeydin? Neredeydin? Şimdi Tulkudere'yi dersek sen neredesin? Ama ne demiştik? Kişi eklerinin geçmiş zaman hali aslında bun olmak fiili. Bun olan bütün fiiller de her zaman zaten geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden özne sade kaldığı, özne göre çekimlendi. İyi almış burada kişi ekleri. Ezlite gerim. Ben seni aradım. Bakın gerim. Bu gerim fiili aslında bu le gerin yani birini aramak bu gezmek değil çünkü l ile kullanıldığını görüyoruz. Yine inle bittiği için ama neyle bittiği için neyi attım geri kaldı elinde. Ben seni aradım. Arkadaşlar bu da yine bir fiil aslında. Ben neyi aradım, kimi aradım aslında geçişli olması gerekiyor ama ne demiştik? İnle bitenlerde böyle bir şey var. İnle bitenler çoğu zaman yine geçişsiz kabul ediliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bez ez ne göçtüm de yine bunu ne giyiştim ne gıhaştım ikisini de söyleyebilirsiniz. Ama bu ama yerine kullanılıyor. Le de diyebilirsiniz. Sana ulaşamadım. Gıhaştın ulaşmak ya da giyiştin her iki formda doğru. ın var, ın gidiyor sonunda. Ez'e göre çekimiyoruz. O yüzden ın geldi ki ve sana ulaşmadım. Olumsuzluk ekini başına getirdik. Do ez çum guntro kancan. Ferhat Beçe do ez çum guntro kancan. Lekera tüneye pırheysan et gore eze hat yakşandın. Ez çum ez bersif tüneyeş bervişi neger göze li gore eze yakşandın. Anje hamulaşimin diçe li gore eze yakşandın. Xeyr bu. Disem forma bori dibinin. Çima hevano çi berko ez bejim xeyre. Ev daman haye
Le me çi got, me got kartafên kesane giş lêkera bunê ji bo wî jî gavan werdigerinin dema borî êdî wek forma bu em dibînin, forma bu ji bunê dişî neçû. Arkadaşlar dedim ki şimdi ben hayır edersem hayırdır, hayre. Yani şimdi hayırdır. Aslında şimdiki zaman ya da geniş zaman cümlesi. Ama hayır böyle nasıl çevireyim? Hayırdı yani ne oldu gibi söyleyeceksem artık ne dedik? Kişi eklerinin hepsi aslında bun olmak fiili dedik. O yüzden geçmiş zamanda bu ile olan formu görüyoruz. Zaten bunda söyleyecek bir şey yok yani zaten olmakla oluşursa ne gergez falan. Bir de bun neyle bittiği için neyi attık? Artık geçmiş zaman halini kullandık. Da biramın ne hoş bu. Aynı şeyi görüyoruz. Diyor ki büyük annem hastalandı. Şimdi ne hoş edersem şimdi hasta. Ne hoş o hasta. Ama hastalandı. Artık o kişi ekini bu olan formunu görüyorum. Geçmiş zamana çeviriyorum çünkü. O hastalandı. Ne hoş bun. Yine bununla oluştuğu için burada öznemimizin büküme uğramaması gerekiyor. Ama burada bir tamlama var. Da biramın büyük annem diyoruz. Benim büyük annem. Eğer ben burada isim kullansaydım örneğin da biramın ismi Navi da biramın bila çılbe bila Fatih bebe. Yani bir isim kullanacaksam ben eğer büyük annemin ismini kullanacaksam artık orada büküm halini kullanmama gerek yok. Zaten bunu öğrendik geçişsiz fiillerde. Çünkü özne hep yalın kalıyor. Esçüm Serdanavi. Ben onu ziyarete gittim. Serdan şey demek böyle. Aynen ziyaret gibi çevirebiliriz. Onun ziyaretine gittim. Gitmek fiili, geçişsiz bir fiil. Neyi gittim, kimi gittim cevap yok. Ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden yine geçişsiz. Özne, yalın, fiil özneye göre çekimlenmiş. Hevi dıkım kunne ne hoşçaka grande. Pardon arkadaşlar. Umuyorum ki ağır bir hastalık değildir. Yani aynen ağır bir hastalık değildir. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim biraz alakasız konuyla. Burada ne hoşı gibi görüyoruz. Şimdi önceden bunu bazen yorumlarda da soru olarak soruyorsunuz. Ben hepsini aslında i ile yazıyorum. Önceden y'nin önündeki i'yi biz ı formunda yazıyorduk. Yani bu bizim i'miz ya. Çünkü işte şey deniliyordu. Çünkü o y'den dolayı bir yarım i sesi zaten çıkıyor. Bir daha i yazmamıza gerek yok falan deniliyordu. Ama sonradan bu kural değişti. Son 3 senedir, 2-3 senedir hatta değişmeye başladı. Şimdi biraz daha oturdu. Artık i'yi i olarak yazıyoruz. Çünkü diyoruz ki kökün asla değişmemesi gerekiyor. Bu kuraldan dolayı bazen kelimelerin kökü değişiyordu. O yüzden değişti bu kural. Hala böyle yazan var. Şimdi iyi gibi yazan var. Ben çoğunlukla iyi gibi yazıyorum. Tercihi de size bırakıyorum. Kitaplar yanlış diyor ama onu söyleyeyim. Ben demiyorum ama ben de iyi gibi yazıyorum artık. Bu da kitabın eski çapı olduğu için. Türkiye'de çap deniyordur umarım. Jiber çapak yerine jiber bir şey heji ve ı der bastı ben. Naha çabaya şimdi nasıl? Naha baştıra şimdi daha iyi. Bakın buradaki her şeyi biz gördük. Baştır daha iyi. Yani eğer eksikleriniz varsa mutlaka birinci kura bakın. Bir de arkadaşlar birinci kurda 29 tane konu verdik biz. Aslında birinci konu konusu o kadar fazla değildi. Ama hem işte o Covid dönemi herkes evdeydi çıkamıyoruz dışarı. Sizin de çok iyi faydalanmanızı istedik. O yüzden aslında ikinci kur konularının çoğunu da orada vermiş olduk. O yüzden güzel konular var. Eğer böyle kafanıza koyduysanız, çalışmak istiyorsanız teker teker başlayarak gidebilirsiniz. Sıralaması güzel. Hepsi birbiriyle alakalı ve hepsi birbirinin üstüne eklenerek devam ediyor. O yüzden mesela bir derste gördüğünüz bir kelimeyi işte 2 ders sonra da görebiliyorsunuz ya da bir kalıbı. O yüzden eksikleriniz varsa öyle işte baştır daha iyi. Yani bu tür şeyler varsa dönebilirsiniz o derslere. Derbasibe geçmiş olsun. Spastım ve doçıkır. Teşekkür ederim. Sen dün ne yaptın? Burada ne görüyoruz? Sen ne yaptın? Şimdi bu bir diğer dersimizin konusu ama yapmak fiili, neyi yapmak, kim yapmak geçişti. Böyle söyleyip kapatmış olalım şimdilik bu konuyu. Tu beştar civini bu iyi. Sen toplantıya katıldın mı? Beştar bun katılmak, bununla oluşan bir birleşik fiil. O yüzden ne yaptım? Öznemi yalın halde kullandım ve fiilimi de özneye göre çekimledim. Beli, evet. Çava derbas bu. Nasıl geçti? Yine derbas bun geçmek fiili. Bununla oluşan fiiller hepsi geçişsiz. Çava derbas bu direkt kullanıyorum. Eğer ben burada deseydim, yani toplantı nasıl geçti deseydim, civin çava derbas. Yani civini yalın halde bırakacaktım değil mi? Artık bükümlü halini kullanmayacaktım.
bu kuraldan dolayı yani olmak fiiliyle oluşan her şey geçişsiz, geçişsiz de özne yalın kalıyor. Özne yalın kalıyor ve özneye göre çekimleniyor. Geleki baş bu. Çok iyiydi. Yine baş bun iyi olmak. İyiydi diyorum. Bun ile oluştuğu için geçişsiz kabul ediliyor. Yine civin baş bu. Bu şekilde oluyor. Bir de işte geleki baş bu çok iyiydi. Zav baş bu çok iyiydi. Pır baş bu çok iyiydi. Böyle bunların hepsi çok demek oluyor. Kullanmak da size kalmış hangisini kullanmak isterseniz. Jibilite senin dışında senden başka hemu heval hatın. Tüm arkadaşlar geldi. Çoğul olduğu için çoğul olarak çekilmemiş hatın fiili. Jibilite senin dışında burada jibili bir daha çek gördüğümüz için hatta jibilite senin dışında böyle bir tamlama da olduğu için bükümlü hali kullanıldı. Bunu da bir şeyde görmüştük. Kahanek dersimizde görmüştük. Yani bağlaç dersimizde görmüştük bu bağlacı. Bunu da söylemiş olayım. Beli hevalnon hajem derbasi hindari ekibi bin. Disavak hergab peşi ez beşim un jinek bir fikrin u em hevdure libers ve binerin. Tudona bir çıma bimere hatın neyni şanoye. Diyor ki sen dün değil ondan önceki gün bu bir işte o 2 gün öncesi anlamını veriyor. Yani dün değil ondan önceki günün anlamını veriyor. Bimere bizimle. Neden bizimle tiyatroya gelmedin? Emeçi bakın. Hatın heye, ın heye, ın çüteni destemede hatma. Ez bejim hat jbotuye mi bilçinin hati şanoye tiyatroya geldin. Emin neyini bakın. Neyini demetçi dıkır. Tenime ne de ani peşavi. Nahu emeçi hava bejin. Bümere ne hati şanoye. Karete kengi kadim. Dvırda ne heye ne çu, ev iye ne iye bala hobitin, teni ne çu, kadima. Ez bejim karete kenge, şa bejim agot zekerin ceviye ev yani du form hene her düşür aste. Kadi anşe kadiya, her düşür astın. Mav bitare nokta nokta heye, peyvin neyini, heval nomeçi got, ne heye ne çu peyvi mavet kok, eze forma neyini bıkım ne deyin ne bin peşavi ne peyvi. İşte bu eveci kartafa kesane tüneye ne hoze rast tutsa bejim ne peyvi. Arkadaşlar işte bu istisna olan fiillerden birini görüyoruz. Peyvin konuşmak. Ne var sonunda ne gitti? Peyvi kaldı elimde. Olumsuz yapacağım ne peyvi oldu. Üçüncü kişiye göre çekilmeyeceğim dedim ki üçüncü kişi ki yok geçmiş zaman için. Bir şey getirmiyorum ne peyvi. Ev bitere ne peyvi. O seninle neden konuşmadı dedik. Ama burada konuşmak fiilini görüyoruz. Aslında konuşmak geçişli bir fiil. Çünkü neyi konuşmak, kimi konuşmak bunların cevabı var. Ama inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. O yüzden öznemiz yalın halde, sade halde kullanılıyor burada. Ez lisensure ji dayık bun. Lekera ji dayık bun. Lekera ke heve dudaniyem dibinin. Dede bun heyel, bu iş bersivame hesane bun hebe ne gergöz. İşte kırda harumaye, ligori kırda verek çandın. Ligori ezeji ne heyemin ne avet. Ez lisensure ji dayık bun. Ji dayık bun doğmak arkadaşlar. Doğmak. Bun var o yüzden geçişsiz. Ez'e göre çekimleyeceğim yani özneme göre çekimleyeceğim. İşte öznem sade yalın halde kalıyor. Ne yapıyorum? Ne var fiilinde neyi atıyorum. O yüzden ez'e göre de çekimlersem me getiriyorum ez için olan kişi şeklini. Şidayık bun. Ben Semsur'da Adıyaman'da doğdum. Oldu. Parna perar. Yine bir per görüyoruz burada. Burada arkadaşlar parna perar bir kalıp geçen sene değil ondan önceki sene. Yani yine o bir önceki anlamını verdi. Emdi batlane de biz tatilde, batlane tatil demek. Lekera çuneheye ezigori emi bıkşinim. Naho em çun vane. Biz tatilde Van'a gittik. Arkadaşlar şimdiki zaman, geçmiş zaman kökü sadece çu. Ya çok fazla şimdiki zaman kökü diyorum çünkü hep ağız alışkanlığı ya onu bir sürede kullandık. O yüzden kusura bakmayın. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Geçmiş zaman kökü sadece çu ne var ne attık. Em'e göre çekimledik. Em için olan kişi şeklini getirdim. Neyi getirdim? Em çun gittik oldu. U ave. Disazeli gori emi bükşini.
ketin ın heye ınçu ket maddestiminde ligori em ketin abi. Ez irozu jikar derketin ez çi derketin bersirtine anca hamula aşemi dertkeve jiber veji neger güheze jiber veji gori ezi vere kışandın in heye inçu cevideci ligori ezi kartafa kesane hat derketim. Ev saat dışarışande gaçtın hef beyvine. Gıhaştın, ez çi gaçtın tüneye, anja hamula cemin digije, hamula cemin digije, jiber veji neger göze, ligori evi verek çandın, heke yekşimar be, pırjimar, ez çava bejim, inçu kokma destemede, ev gıhaştın. Bakın got, diyare ku pırjimare. Beli hevalin heja, دوانامه بداوی بو حفلادن وقت مگود امی ایدیش بوله کرین گرگوهز امی لدمابوریا ساده آنچی لدمابوریا دیدی بنیرن هر دو فرم چراسن دمابوریا ساده دمابوریا دیدی hemen mücadele ko em iro him bun hevi dikmiş bu oje sudawar bu ya brastit tişteki onu haş ver bakın tune vak ne vak mugod yani ne vakle demanı ha dema freh dema behe yani seni ın hebe ın diçe ne hebe ne diçe işte kırda harudum yine gori kırda tek çandım seni ev vege senet burada lütfen bilirin arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Güzel bir dersti, çok önemli bir konuydu. Ben de bu materyali hazırlarken böyle sizin işinizi kolaylaştırmaya çalıştım o kurallarla. Umarım anlayabilmişsinizdir, faydalı olmuştur sizin için. Unutmuyoruz. Ne var arkadaşlar? Sade geçmiş zamanda yani görülen geçmiş zamanda sanırım böyle çevriliyor. ın varsa ın gidiyor, ne varsa ne gidiyor kökünde. Bunu öğrendik. Öznemiz yalın halde kullanılıyor. Özneye göre çekimleniyor. Bunu öğrendik. Bir de üçüncü tekil kişi için herhangi bir ek olmadığını öğrendik. Yani kişi ekinin kullanılmadığını öğrendik. Bu kadardı bugünkü dersimizin konusu. Diğer derste geçişli fiiller için geçmiş zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kurdî. Îro em ê ji dema boriya sade an jî ji dema boriya têdeyî berdewam bikin. Li vê carê em ê li ser lêkerên gerguhez bisekin. Di waneya borî de ji bo lêkerên negerguhez dema borî çawa çêdibe em hîn bûbûn. Niha jî heke lêker gerguhez bi çawa çêdibe em ê hînî vê bibin. Arkadaşlar 8. dersimize hoş geldiniz. Yine basit geçmiş zamandan devam edeceğiz. Ya da görülen geçmiş zaman ya da dili geçmiş zaman her ne diyorsanız. Ancak bu 8. dersimizde artık Türkçeden ayrılan kısmını göreceğiz. Türkçeden farklı kısmını göreceğiz geçmiş zaman için. Çünkü bu dersimizde eğer fiil geçişli ise geçmiş zaman cümlesi nasıl kurulur? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Diğer derste ne dedik? İşte geçişli değil ise yani nesne almıyorsa ne oluyordu? Özne hep yalın halde kullanılıyordu ve biz fiili özneye göre çekimliyorduk. Fiil kökünü bulmak çok kolaydı. Bunların hepsini öğrenmiştik. Şimdi bu dersin ayrıntılarına geçelim. Dîsa metnekeye em bi hevdûre bixwînin. Merhaba hevalîzinar. Hêvî dikim rewşate baş e. Bibore, min nameya te dereng bersivan. Min dest bi karekî nû kir. Lewma min derfet nedît ku ji te re binivîsim. Te di nameya xwe de gotiye ez nexweş ketim. Li xwe miqatebe. Heke pêwîstiyekî te hebe min haydar bike. Digel silavan berîtan. Bila bala jî bikişîne divir de min heye, te heye. Ango cinavkên tawan dihene, cinavkên xwe tunene. Tev jî hevokên dema borîne. Lê cinavkên me nexerûne, tawan dîne. Arkadaşlar şimdi burada bazı geçmiş zaman cümleleri geçiyor. Bunların hep birlikte tek tek analizini yapalım. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey kullanılan zamirlerin bükümlü zamir olması. Şimdi o cümleler burada ayrıntısıyla yazıyor. Bir tek tek analiz edelim. Min nameyatta bersivand. Ben mektubunu cevapladım. Bakın tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama ez yok, onun yerine min var. Ya da min dest bikareki kır. Ben bir işe başladım. Yine tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama bükümlü zamir var. Min derfet nedir? Derfet değilken böyle fırsat bulmadım. Böyle
çevirince böyle düşünebilirsiniz. Ben fırsat bulmadım ya da te dinameye xode got. Ez nehoş getim, te dinameye xode got. Sen mektubunda söyledin. Arkadaşlar burada dikkatimizi çekmesi gereken şey, buradaki fiillerin hepsinin nesne alması. Şurada kırmızıyla belirttiklerimin hepsi nesne. Örneğin min nameye bersivan dediğimde ben mektubunu cevapladım. Ben neyi cevapladım? Mektubunu. Bakın neyi sorusunun cevabı nesne olarak karşında. Ya da min dest bi kare kikir. Ben bir işe başladım. Ben neye başladım? İşe arkadaşlar. Min derfet nedir? Ben fırsat bulmadım. Ben neyi bulmadım? Ben fırsat bulmadım. Ya da ted nameye xode got. Sen mektubunda söyledin. Neyi söyledin? Ez nehoş getim. Hasta olduğunu söyledin. Bunların hepsi bize neyi cevabını veriyor? Neyi sorusunun cevabını veriyor? O yüzden bu fiillerin hepsi geçişli. Yani şunu diyebiliriz. Eğer fiilimiz geçişliyse kullanılan zamirler bükümlü zamir olmalı ya da özne de büküme uğramalı. Şu cümleye bakalım. Ez nehoş getim. Ez nehoş getim, ben hasta düştüm. Tam karşılığı bu. Yine ketin fiilinin geçen derste geçişsiz bir fiil olduğunu görmüştük. Çünkü ketin böyle girmek, düşmek anlamlarını veriyordu ve bir fiil böyle bütün vücudumuzu etkiliyorsa geçişsizdi, değil mi? Ya da neyi düştüm? Cevabı yok. Bu yüzden geçişsiz. Eğer geçişsiz ise tıpkı buradaki gibi özne yalın halde, eğer geçişli ise tıpkı buradakiler gibi özne bükümlü halde olur arkadaşlar. Dediğim gibi Türkçe'de tek bir karşılığı var. Ben yaptım, ben ettim, ben geldim, ben gittim. Ama Türkçe'de durum bu yönden değişiyor. Burada bazı cümleler var. Şimdi bu cümlelere de tek tek bakalım. Hevalamıcı Ahmet Ehad. Arkadaşım Ahmet'ten geldi. Arkadaşlar neyi geldi? Cevap yok. Kimi geldi? Cevap yok. O yüzden öznenin bükümlü halde olması gerekiyor. Eğer ben burada isim kullansaydım mesela ev Ahmet Ehad diyecektim. Yani ev sade halde, yalın halde olacaktı. Min ev peçvazikir. Ben onu karşıladım. Ben neyi karşıladım, kimi karşıladım? Cevap var. Onu karşıladım. O yüzden bükümlü halde. Em cimali derk ettim. Biz evden çıktık. Biz neyi çıktık, kimi çıktık? Cevap yok. Ya da bütün vücudumuz çıkıyor. O yüzden geçişsiz. O yüzden yalın halde. Em tun Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Yine hem bütün vücudumuz Taksim'e gidiyor, etkileniyor. Hem de neyi gittik sorusunun cevabı yok. O yüzden özne yalın halde. Em hatta Karaköy'e meşyan. Biz Karaköy'e kadar yürüdük. Hem bütün vücudumuz yürüyor. Hem neyi yürüdük cevabı yok. Hem de demiştik ki inle biten fiillerin çoğu zaten geçişsiz kabul ediliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı yine yalın halde öznemiz. Melhur masihar. Biz orada balık yedik. Neyi yedik? Balığı yedik. Bir cevap var ya da huarın fiilinin burada geçişli olduğunu anlıyoruz ve o yüzden öznemiz büküme uğramış. Merrojeke hoşlar bastır. Biz güzel bir gün geçirdik. Biz neyi geçirdik? Güzel bir günü geçirdik. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Vejmıratıştek negot. O bana bir şey söylemedi. Neyi söylemedi? Bir şeyi söylemedi. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Bakın bükümlü zamir kullandım. Es hatta şebeke kabitim. Ben sabaha kadar çalıştım. Arkadaşlar aslında neyi çalıştım? Belki bunun cevabı vardır. Matematiği çalıştım, dersi çalıştım. Ancak inle biten fiillerin istisnası olduğunu söylemiştik geçen dersimizde. O yüzden yine geçişsiz kabul ediliyor ve yalın halde öznemiz. Vicdikane kolaya zerkri. Vicdikane kolaya zerkri. Viçi kri, o neyi aldı? Kolaya zer. Cevabı var değil mi? O yüzden burada yine ne görüyoruz? Evin vi'ye dönüştüğünü, yani bükümlü halde kullanıldığını görüyoruz. Vej huarine haznekir. O yemeği sevmedi. O neyi sevmedi? Yemeği sevmedi. Cevap var. O yüzden bükümlü bir zamir görüyoruz. Peki eğer zamir değil de isim olursa ne olacak? Zelal huarine haznekir. Yine neyi sevmedi? Yemeği. Cevabımız bize gösteriyor ki bu bir bu bir geçişli fiil. O yüzden eğer isim kullanacaksam da bükümlü halini kullanacağım. Zelal kadın olduğu için kadın büküm ekiyle bu ismi büküme uğrattım. Sterkli Batman mazın bu. Mazın bun büyümek. Sterk Batman'da büyüdü. Ne demiştik? Bununla olan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden sterk burada yalın halde. Eğer bu geçişli bir fiil olsaydı sterke diyecektik örneğin. Min name ekşan, ben bir mektup gönderdim. Neyi gönderdim? Bir mektup gönderdim. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Yani mantık bu. Eğer geçişsiz ise yalın halde öznem, eğer geçişli ise bükümlü halde.
Zaten bükümü nasıl yapıyorduk? İşte büküm zamirlerimiz vardı, ismi bükümlü hale getirebiliyorduk. Hep aynı mantık devam ediyor burada. Bir de arkadaşlar şimdi biz geçen dersimizde bir fiilin nasıl geçişsiz olduğunu bazı kurallarla öğrendik değil mi? İşte o bütün vücudumuzu etkiliyorsa ya da inle bitiyorsa ya da içinde bum varsa ya da neyi kimi soruların cevabı yoksa o zaman hep geçişsiz oluyordu. Şimdi bununla ilgili bazı ipuçlarını bu sefer geçişli fiiller için verelim ki işimiz kolaylaşsın. Öncelikle bir bakalım gel gözü tespit kırna lekeran. Fiilleri biz nasıl tespit edeceğiz? Buna bakacağız. Bresel heye, ango bersvatçiye heye. Nesne vardır yani ne sorusunun cevabı vardır. Türkçe'de de hani öğrenirken öyle öğreniyorduk ya neyi kimi soruların cevabı varsa geçişlidir. Örneğin min xwar, min çi xwar, sev, nan, xwarin u her vekidim bersifeye. Ben yedim. Ben neyi yedim aslında? İşte elma yedim, ekmek yedim, yemek yedim. Yani cevap var. O yüzden eğer cevap varsa, eğer nesne olmasa bile ben fiilim geçişli olduğu için özneyi büküme uğratmak zorundayım. Lekerin kubgrine çedibin gergöhezin. Kırın yani yapmak, etmek fiiliyle oluşan birleşik fiiller geçişli kabul ediyor. Peki aklınıza getirin. Geçişsiz olması için ne olması gerekiyordu? Bunun yerine ne demiştik geçen dersimizde? Eğer bir fiil yani olmak fiiliyle oluşuyorsa geçişsiz, onun buradaki karşılığı eğer yapmak, etmek fiiliyle oluşuyorsa geçişli kabul edilir. Yani kırın ile ilgili bütün birleşik fiiller, içinde kırın geçen bütün fiiller geçişlidir arkadaşlar. Ve mazınkır, o büyüttü. Aslında o neyi büyüttü? Örneğin o kızını büyüttü, o bir köpek büyüttü, o olayı büyüttü, bir sürü şey olabilir. Yani cevap var. Bir şeyi yapmak, bir şeyi etmek. O yüzden kırınla olduğu için bu geçişli, o yüzden öznemiz büküme uğramış. Tegermkir, sen ısıttın. Sen neyi ısıttın? Yemeği ısıttın, suyu ısıttın, çorbayı ısıttın. Yine cevap var. Bakın burada özellikle nesne yazmama gerek yok. De av germkir dememe gerek yok örneğin. Nesne olmasa bile neyi ve kimi sorana cevap verebildiğim için bu bir geçişli fiildir. O yüzden de öznem büküme uğramış. Lekerin kurbandori perçek ile açediken gergöhesin. Sersedi notraste. Şimdi biz geçen dersimizde demiştik ki eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa tabii ki bu %100 olan bir kural değil. Bazı istisnalar var ama bütün vücudumuza etki ediyorsa geçişsizdir. Örneğin mirin ölmek fiili bütün vücudumuz ölüyor. Geçişsiz. O yüzden işte ezmirim diyoruz. Ama eğer bir fiil ya da bir olay sadece bizim vücudumuzun bir parçasıyla oluşuyorsa geçişlidir arkadaşlar. Örneklere bakalım. Huar'ın yemek fiili sadece ağızla oluyor. Ya da neyi yedim cevap oluyor. Got'un söylemek sadece ağızla oluyor. Ya da neyi söyledim bunun cevabı var. Bihistin duymak sadece kulakla oluyor. Ya da neyi duydum cevabı var. Avet'in atmak elle ya da ayakla oluyor. Ya da neyi attım cevabı var. Dit'in görmek sadece gözle oluyor. Ya da neyi gördüm bunun cevabı var. Yani vücudumuzun bir parçasını kullandığımız fiillerde eğer yani o fiil vücudumuzun bir parçasına etki ediyorsa o zaman o geçişlidir. Bu da güzel bir ipucu ama dediğim gibi %90 yani tabii ki istisnalar olabilir. Devam edelim. Franya lekerin kubu andın edi kadın gergühezin. Andın ile biten fiillerin çoğu geçişlidir arkadaşlar. Bunun peki diğer dersteki karşılığı neydi? Eğer bir fiil in ile bitiyorsa geçişsizdi. Eğer andınla bitiyorsa da geçişlidir. Bu biz inle biten fiiller, andınla biten fiiller bu birinci kurda sanırım şimdiki zamandaydı. Bu fiiller üzerine bir ders yapmıştık. Orada aslında biraz ipucusunu vermiştik. Hani birinde inle bitiyorsa kendi kendine olma anlamı var. Andınla bitiyorsa yaptırmak anlamı var. O yüzden nesne oluşuyor demiştik. Geçişli oluyor demiştik. Bakalım örneklere. Gerandın gezdirmek. Bakın gerandın birini gezdirmek. Gerin gezmek de değil mi? Kendi kendine gezersin ama gerandın gezdirmek, birini gezdirmek, bir şeyi gezdirmek. Zaten o biri bir şey dediğim şey benim nesnem oluyor. Yani zaten fiil geçişli oluyor. Frandın uçurmak, şandın göndermek, bazandın koşturmak. Örneğin bazin koşmaktı. O yüzden ez bazim ya da ez baziyam diyorduk inle bittiği için. Ama artık bazandın koşturmak oluyor. Min bazant demem gerekiyor. Min hesfafa bazant örneğin. Kelin kaynamaktı. Av keli ya da av keliya. Bakın hiçbir büküm yok. Çünkü inle bitiyor. Ama kelandın kaynatmak oluyor artık. Min av keland. Artık orada min demem gerekiyor. Kalandın.
kızartmak. Kalin kızarmak, kalandın kızartmak. Yine bir şey kızartırsınız değil mi? Bir yemeği, her eti. O yüzden cevap oluyor ya da andınla bitiyor diğer karşılığı. O yüzden fiilimiz geçişli arkadaşlar. Şimdi yine bu listeyi bence yazın bir yere. Tıpkı diğer dersin negergöhezi kısmında olduğu gibi kendiniz o karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Yani orada negergöhez olması için tüm şartlar aslında burada gergöhez olması için de var. Peki eğer fiilimiz gergöhez yani geçişliyse biz hangi sıralamayı takip edeceğiz? Heke leker gergöhez geçişli transitif ve leker breseridigre. Minak min ev got. Diyor ki eğer bir fiil geçişli ise fiil nesne alır. Dediğim gibi nesne cümlede yer almıyorsa bile gizli nesne olarak var. Örneğin min got dersem ben söyledim ama aslında bunun karşılığı ne? Ben onu söyledim örneğin. Ya da ben bir şeyi söyledim. Ama bir şey var orada değil mi? Özellikle belirtmeme gerek yok. Anlıyoruz ki nesne alıyor, nesne alabiliyorsa geçişlidir. Arkadaşlar bu sıralamayı takip ederseniz hiçbir yanlış yapmayacaksınız. Sonra tespit ettik geçişli. Yapacağımız diğer bir şey özneyi büküme uğratmak. Eğer zamir ise bükümlü zamirleri kullanacağız. Min, de, we, we, me, ve, one gibi. Eğer isim ise özneyi büküme uğratacağız. Örneğin Zozan bir isim, peki bunun bükümlü hali nasıl oluyor? Zozani. Mırat, mıradi. Zarok, eğer çoğul yapacaksam, çoğul halde büküme uğratacaksam zarokan. Diğer yapacağımız şey, şimdi anladık. Özneyi büküme uğratıyoruz. Diğer yapacağımız şey ise arkadaşlar nesneyi sade bırakmak. Yani büküm eklerini kullanmamak. Jiberku breser harudimine ve min sefar. Ben elmayı yedim. Arkadaşlar şimdi bizim çok yaptığımız bir yanlış. Min sevan har diyoruz örneğin. Ben elmaları yedim. Ama bu yanlış. İki tane bükümü yan yana getiremeyiz. Eğer ben bunu min yapıyorsam ki harın fiili, yemek yemek fiili geçişli bir fiil yapmak zorundayım. O zaman benim nesnemi yani sev kelimesini yalın halde bırakmam gerekiyor. Şimdi devam edelim. Çok önemli bir kural. Leker ligori breseri tek çandın. Ango kartafen kesane ligori kırdeyi naim bıkaranin. Diyor ki fiilimiz nesneye göre çekimlenir. Özneye göre değil arkadaşlar. Yani kişi ekleri, özneye göre olan kişi ekleri kullanılmaz. Bu çok çok önemli bir kural. Çünkü işte tam da bu noktada Türkçeden ayrılıyor. Bunu nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Örneğin şöyle diyebiliriz. Ben seni gördüm. Aslında orada bene göre çekimliyoruz değil mi? Özneye göre çekimliyoruz. Ama görmek geçişli olduğu için bunun Kürtçe karşılığı biraz saçma gelecek ama ben seni gördün. Yani sene göre çekimliyorum orada. Yani nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Bu kural çok önemli. Şimdi örneklerimize bakalım. Min se huar. Benim buradan anlayacağım şey birincisi huarın yemek yemek fiili. Geçişli bir fiil çünkü neyi yedim cevap var. Ya da vücudumun bir parçasıyla yani ağzımla yapıyorum. O yüzden geçişli ve direkt ezmina dönüştü. Eğer ben burada sefhuar dersem yediğim elmanın bir tane olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Peki bunu eğer birden fazla elma yediysem, iki elma yediysem min du sef artık çoğul eki getirmem lazım. Huarın demem lazım. Min du sef huarın. Bakın min du sevan huarın yanlış. Çünkü ben buraya büküm eki getiremem. Çünkü nesne sade kalır. Sadece özne büküme uğrar. Orada nesnenin çoğul olduğunu ben nereden anlıyorum? Fiilimdeki ekten anlıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Peşil ile kerebinere gergözan ne gergöze. Arkadaşlar geçmiş zaman cümlesi kuracaksak yapacağımız ilk şey fiile bakmak olmalı. Fiil geçişli mi, geçişsiz mi? Şimdi şurada geçen dersin küçük bir özeti var. Eğer fiil geçişsiz ise hekende gergöhezbe kırda harudimine ve estu evsa berdevamdike öznemiz yalın kalıyor. Leker ligorik kırdeye tek çandın. Fiilimizde özneye göre çekimleniyor. Ama eğer fiil geçişli ise, arkadaşlar bu sıralama çok önemli. Gerçekten kendi öğrencilerimizde de görüyoruz. Böyle bu sıralamayla gidince yanlış minimuma iniyor. Bir, yapmanız gereken özne büküme uğrar. Gırda ditave. İki, yapmanız gereken bresel harudimine nesne yalın halde kalır. Ek almaz. Büküm eklerini asla almaz.
Ya seyemci leke ligori breseri tekşandın. Fiil nesneye göre çekimlenir. Sizleri minakake kan hevra binirin. Ez, kevok, ditin. Ben, güvercin, görmek. Şimdi biz bundan geçmiş zaman cümlesi yapacağız arkadaşlar. Önce bir bakalım. Ditin, görmek. Geçişli mi, geçişsiz mi? Neyi gördüm? Güvercini zaten nesnem önümde duruyor. Bir şeyi görürüm. Ya da ditin görmek gözle yapılıyor. Vücudun bir parçasıyla yapılıyor. O yüzden ne diyorum arkadaşlar? Fiilim geçişli. Ditin gergöze. Peki, ditin gergöhez. Fiilim geçişliyse yapmam gerekenler neler? Kırdedı teve. O yüzden ez neye dönüşecek arkadaşlar? Bunu artık büküme uğratacağım. Ez min olur arkadaşlar. Artık min kullanmam gerekiyor yerine. Bresel harudimine kevok yani güvercin sade halde kalacak. Hiçbir yer gelmeyecek. Bresel kevok yani bresel amca şuhaye. Leker ligori bresel tekşandın. Şimdi de fiilimi nesneye göre çekimlemek kaldı. Ben burada tekillik çoğulluk belirtmedim. Eğer ben desem ki min kevok dit ben güvercini gördüm. Eğer ben desem ki min kevok ditin ben güvercinleri gördüm olacak. Yani tamamen ben burada fiile gelen ekten anlıyorum nesnemin tekil ya da çoğul olduğunu. Asla özneye göre değil, nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Şuradaki, şu ditindeki ından da anlıyorum ki kevok orada pırıcım var yani çoğul. Min kevok dit ben güvercini gördüm tekil. Min kevok ditin ben güvercinleri gördüm çoğul. Şimdi arkadaşlar dedik ki geçişli fiiller her zaman nesneye göre çekimleniyor. O yüzden burada öznemizin hangi kişi olması önemli değil. Her zaman zaten biz nesneye göre çekilmiyoruz. Yani tamam kırdedı tave özne büküme uğruyor. Örneğin min kullanabiliriz, te kullanabiliriz, ve kullanabiliriz. Ya da eğer isim kullanacaksak zilan diyeceksek zilani demeliyiz. We diyebiliriz ya da barani eğer isim kullanacaksak. Me diyebiliriz, ve diyebiliriz, one diyebiliriz. Yine üçüncü çoğul kişi için isim kullanacaksak, örneğin misafir edeceksek meyvannan deriz. Bunlara bağlı olmaksızın nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Burada nesnemiz sevek, bir elma ya da du sev ya da sadece sev de diyebilirsiniz. O da fark etmiyor yani. Bir huarın gergühezi zaten yemek geçişli. Çekimleyelim huarını seve göre. Eğer bunların hepsi ve sevekse huar, tekil. Zaten olumsuzun neyle olduğunu söylemiştik bütün geçmiş zamanda. Münte, ve, vi, me, ve, wan, sevek, huar, an için ne huar? Yedik ya da yemedik. Yine aynı zamirler hekedu sevve, huarın an için ne huar? Evci, dravşa, pırcımaride tep karani. Yani arkadaşlar tekrar söylediğimiz gibi bunlardan bağımsız olarak nesneye göre çekimliyoruz. Nesne çoğulsa çoğul, tekilse tekil geliyor bu kadar. Şimdi o örneklere bir daha bakalım. Dersin başındaki örnekler burada. Burada nesneyi tespit etmeye çalışalım arkadaşlar. Bir de nesne yönünden bakalım. Bir de az önce bir sürü kural verdik ya işte vücudun bir parçası falan. Hani hangi durumda geçişli oluyor. Hevalam camedeha tatin artık bunda duracak bir şey yok. Geçişsiz. Minev peçvazikir. Arkadaşlar peçvazi kırın yani karşılamak fiili kırın ile oluşan bir birleşik fiil. O yüzden yine büküme uğraması gerekiyor. Ya da neyi karşıladın cevabı var. Ama ne dedik az önce? Kırın ile oluyorsa geçişlidir arkadaşlar. Heke kırın içe belekerek evleker gergöheze. Emcimal derketinin emtün taksimi burada artık bir daha aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Ya da meşinin işte geçişsiz olduğunu söylemiştik. Ama melgur masik var. Biz orada balık yedik. Ya da balığı yedik. Aslında böyle çevirirsek daha doğru olur. Yemek arkadaşlar hem neyi sorusuna cevap veriyor tamam ama hem de ne dedik? Vücudun tek bir parçasıyla oluşuyorsa o şey. Örneğin huarın ağızla oluştuğu için yine geçişli arkadaşlar ve neyi sorusunun cevabı zaten masi balık olarak önümde duruyor. O yüzden büküme uğradım. Merol şeke hoş derbaskır. Yine bakın derbaskırın. Bu bir geçirmek. Güzel bir gün geçirdik. Yine kırın ile oluşan bileşik fiil. O yüzden büküme uğradı. Ya da neyi geçirdik? Zaten nesnem önümde duruyor. Güzel bir gün. Bir de arkadaşlar bakın burada meçhol olmasına rağmen merol şeke hoş derbaskırın demiyorum asla. Çünkü rol şeke hoş güzel bir gün. O yüzden
güzel bir gün yani tekil. O yüzden tekil halde kalıyor. Asla M'ye göre değil, nesneye göre çekimliyorum. Vecimin ratıştek ne god. Şimdi god'un söylemek ne dedik? Eğer ağzın, yani vücudun bir parçasıyla oluşuyorsa, örneğin god'un ağızla oluşuyor, geçişlidir. O yüzden yine büküme uğramış. Ez hatta şevake habittim. Aynı şey arkadaşlar. İnle bitmiş. O yüzden geçişsiz ya da dedik zaten neyi cevabın olsa bile inden dolayı geçişsiz kabul ediliyor. Ve jidikane kolay zerkri. Arkadaşlar aslında burada bir istisna görüyoruz. Şimdi dedik ki inle bitenlerin hepsi, yani inle bitenlerin çoğu, aslında o zaman tam hepsi demedik, bazı istisnalar var dedik. Krin, satın almak bunlardan biri. İnle bitmesine rağmen zaten neyi aldım cevap da var. Ama hani bazılarında cevap olduğu halde inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor. Bu öyle bir fiil değil. Yani inle bitmesine rağmen geçişli artık. Neyi aldım? İşte sarı kolayı aldım. O yüzden ya da o sarı kolayı aldı. Bükümlü hale gelmiş. Veçvarne haznikir. Haskırın arkadaşlar. Şı haskırın. Sevmek fiili kırın ile oluşan bir fiil olduğu için geçişlidir. O yüzden burada ve kullanılmış. Aynı şekilde isim olduğu için yine söylediğim gibi zelale olması gerekiyor. Burada bun ile oluşan bir fiil var. Az önce söylediğim gibi bun ile oluşanlar geçişsiz, kırın ile oluşanlar geçişli. Şandın, bakın minname ekşand, aslında bu şandın fiili şandın andınla bittiği için ne dedik biz? Andınla biten fiiller geçişli kabul ediliyor. Yani bu diğer kurallara göre de değerlendirebilirsiniz. Umarım sizin de işinizi kolaylaştırır. Naci hindariye keye min ev hindari hinkera stadyen vargırt. Unci dikaran hinkera jibnerin naham pevraj şeklin. Kop peşi katak mimikın disa bersi ve en behevre bir bersivinin. Min do kuşken xwe û dîtin heye. Dîtin gerguheze. Em bi çav dibînin, yani parçekî çawa dibînin û ez çi dibînin bersif heye. Ji ber wî jî kirde tewya ye. Dê hevano bala xwe bidin bireserê xuşkên xwe. Bireser çê divirde? Pircimare. Me got em li gorî bireserê bikişînin ji ber ku bireser çi pircimare. Ez ê qaytefa pircimariyê lê zêde bikim. Ez ê bêjim dîtin. Arkadaşlar ben dün kız kardeşlerimi gördüm. Şimdi görmek geçişli. Çünkü hem vücudumuzun bir parçasıyla görüyoruz hem de neyi görmek, kimi görmek cevap var. O yüzden özlem büküme uğramış. Ama kız kardeşlerimi, burada benim nesnem çoğul arkadaşlar. Çoğul olduğu için de ben fiil köküm dit, burada ını attık. Bunları geçen derste yaptık zaten. Hani ın varsa ın gidiyordu, ne varsa ne gidiyordu. Attık, dit kaldı kök. Ama çoğul olduğu için artık çoğulluk ekine getirmem gerekiyor. Ditin. Ditin arkadaşlar. 1900 ditin cevabı. Ez bi mizginere kabınerin meşin gergöze ne gergöze. Bi iğne kadiyaye. Anji hamul açemedi meşe. Anji çi meşin bersif tuneye. Ciber veci kırdı harumaye. Ez çi becim ez gori kırdeyi bikşinimedi. Bi mizginere du form hebu. Meşim anji meşiyam. Her duçi rast. Meşim, ançı meşyam. Arkadaşlar inle biten bir fiil ya da bütün vücudumuz yürüyor. Ben dün mizginle yürüdüm diyeceğiz. Bütün vücudumuz yürüyor. Ya da neyi yürüdüm cevap yok. O yüzden geçişsiz. Geçişsizse özne yalındı ve özne göre çekimliyorduk. Yani kişi ekini kullanıyorduk. Kişi ekini kullandım. Ez meşyam. Vaneame saat dipencan de hadin heye. Hadin lekereke neger göze hevano. Şiberku bir iğne bıdavi buye. Arkadaşlar dersimiz 5'te bitti diyeceğim. Ama kadın fiili inle bittiği için geçişsiz. O yüzden vaneame artık özneye göre çekimlenecek. Özne burada vaneame dersimiz. Ders bir tane olduğu için kadi ya da kadiya. Yani herhangi bir çoğuluk eki gelmeyecek artık. Min doh evari rojname ne uxandın. Ez neyini bükümeydi. Ben dün akşam gazete okumadım diyeceğim. Arkadaşlar burada şimdi Juan'ın okumak ya gözle okuruz ya ağızla okuruz ya da neyi okuruz cevabı var. Her türlü bu artık bir geçişli fiil. O yüzden özne büküme uğramış. Ben eğer yalnız şöyle bir şey var burada. Eğer benim kastettiğim tek bir tane gazete ise tekil olarak kullanacağım. Eğer kastettiğim birden fazla gazete ise
çoğul ekini kullanacağım. Fiile ekleyeceğim. Fiilden anlıyorum artık arkadaşlar onun nesnenin tek ya da çoğul olduğunu. Asla buraya rojnameyan demiyorum örneğin. O çoğul büküm ekini getirmiyorum. Yani dediğim gibi her ikisi doğru. Eğer nehwand de diyebilirsiniz, nehwandin de diyebilirsiniz. Eğer nesnemiz tekli ya da çoğulsa arkadaşlar. Zolzane dohcilên xwe û şuştin. Min çi şuşt bersiv heye ne ji xwe bersiv diyar e ber çavê min e cilên xwe. Ji ber wê jî gerguheze. Ji ber wê jî kirdê dibe bita we. Kirdeta wiya ye bûye zolzanê. Heke bireser pırjimar be. Pırjimar, yekşimar be yekşimar. Kal biresere binirin. Cilên xwe, elbiselerini, kıyafetlerini yıkadı. Buradan nesneye göre çekimliyorum. Geçişli olduğu için zaten şuradaki bükümden de anlıyoruz artık. Geçişli bir fiil. Nesneye göre çekimleyeceğim. Nesnem elbiselerine olduğu için, yani çoğul olduğu için şuştun. Mesela dinahan de şif bu xwarin heye. Hevana xwarin gergöze edem vid zanen. Em bi devê xwe dixwin, yani perçek ile aşağı xwe dixwin. Anjî işte ez çi dixwin bersiv heye. Ji ber wê gergöze, ji ber wê kirdeta wiya ye. Ez ê li gorî bireserê bikişînime dî. Bireser şîve ne dûsê şîvin. Tenê şîveke ji ber wê jî ez ê bêjim xwar. Ka binêrin bala xwe bidin. Ez li gorî meyê nakişînim. Ez li gorî bireserê dikişînim. Ev der pırjimar bêje ji ber ku biresera min yekşimar e, yekşimarma. Te name nivîsîn. Hevano nivîsîn. Belê bi îne dixede lê ji ber ku ez çi nivîsim işte name ji xwe dîsa bersiv jî diyar e li ber çavê min e. Biresera min li ber çavê min e. Ji ber wê jî gerguheze. Ez ê li gorî bireserê bikişînim. Koka wî çi ye? Tenê ne heye ne çû nivîsîma. Ji ber ku yekşimar e. Te name nivîsî. Te name nivîsî. Ez wisa dipirsim. Arkadaşlar burada yazı yazmayı görüyoruz. İnle bitmesine rağmen aslında sen mektup yazdın mı diye soruyorum. Zaten neyi yazdın mı mektup cevabım karşımda. O yüzden nesnem var. Dediğim gibi bu inle bitenlerin işte bu da inle bitmesine rağmen yine de geçişli. Çünkü cevabı çok belli. Bir de arkadaşlar aslında bu yazı yazmak bunun içinde bazı tartışmalar var. Çünkü birçok kişi de şey gibi kullanıyor. Dename nevisan. Onu andın ile geçişli yapmaya çalışıyor. Dename nevisan. Bu formu da çok duyarsınız. Ama işte dediğim gibi zaten cevabım karşımda olduğu için, nesnem olduğu için bu bir geçişli fiil olarak ben kabul ediyorum. Size bırakıyorum. Her iki kullanımda kullanabilirsiniz. Delale, rohat ve xwendin. Ve xwendin arkadaşlar davet etmek. Davet etmek. Xwendinle oluşan bir türemiş fiil bu. Arkadaşlar davet etmek, birini davet etmek değil mi? O yüzden geçişli fiildir, cevabı var. Neyi davet etmek? İşte birini. Neyi ve kim sorunun cevabı var. O yüzden öznem büküme uğramış, nesnem yalın halde kalmış ve nesneye göre çekimliyorum. Behwend. Yani sadece tekli olarak kullanıyorum. Mecbo taşte hekerun çekirin. Biz kahvaltı için yumurta yaptık. Kırın ile oluştuğu için arkadaşlar geçişli bir fiildir. Yapmak, etmek varsa, kırın varsa bir fiilin içinde o fiil geçişli değildir. Öznem büküme uğramış. Şurada öznem büküme uğramış. Şimdi eğer kastettiğim tek bir yumurtaysa çekir. Eğer birden fazla yumurtaysa çekirin. Yani size kalmış. Hangisini kastetmek istediğinize kalmış. Ya dehemin ev hilkişin serdari. Hilkişin, onlar ağaca tırmandı diyeceğiz. Hem inle bitiyor, hem bütün vücut tırmanıyor. Bu yüzden geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden öznem yalın halde burada. Eğer ben burada özneye göre çekimleyeceğim, eğer kastettiğim kişi tekil ise hilkişi, eğer kastettiğim kişi onlar demek istiyorsam hilkişin diyeceğim artık. Tamamen yani öznenin tekil ya da çoğul olmasına göre. Ez doh çun dibistane. Edem zan çun neger göze, kırda harumaye, jigor ezil gori ezi bikşinim o neyniye, ez ne çun dibistane. Em 10 sal beri hatin İstanbul'e. Ez içi bejim, hatin neger göze, çod vaneye boride em li seri zaf sekinin, nexwazil gori kırdeyi bikşinim, kırda haruye, li gori emirci em hatin.
Zelal ji ser darê û ketin. Şo ketin me got bû di dersa borî de negergöze ji ber wê kirde xerûmaye, ji ber wê zêgorî kirdeyê bikişînim, dixwaze çawa bêçim ji ber ku yekçîmare ew ket. Me çi gotum? Me gotibû qartafek kesasiyem tune ye. Ji bo ew ê heke yekçîmar be qartafek tune ye. Min ji Zelalê hez kirin. Me çi got? Heke lêkerek bi kirinê çêbû be, ew lêker gergiheze, kirde tewiyaye, bi reser divê xerû be, min ji ber wê vê mînakî da, lê ji ber ku pişta çeke tewiyaye, lê yekçîmare zêgorî yekçîmariyê bikişînim, kir. Arkadaşlar burada bu örneği bilerek verdim. Ben Zelal'i sevdim. Bunu diyeceğiz. Şimdi sevmek kirin yani şu keseki has kirin. Kirin ile oluşan bir fiil olduğu için ya da birini sevmek cevap olduğu için bu bir geçişli fiil. O yüzden öznem büküme uğradı. Ancak arkadaşlar dedik ki özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır ve nesneye göre çekimlenir. Burada bakın Zelal'le nesnemi bükümlü halde görüyorum. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar j'dan sonra gelmesi. Yani eğer ne demiştik? Edattan sonra gelen isimler mutlaka büküme uğrar. O yüzden bu da büküme uğramış. Yani bundan dolayı, yoksa kural bozulmuyor şu anda. Gelê hevalên hêja em hatin dawiya waneya xwe ev waneyekî gelekî giring e. Ev waneya borî û waneya bê. Ev her sê bi hevdû re girêdayîne ji ber wê jê bişopînin, li ser hevdû bişopînin. Em ê heftiya din jî aslında em ê derbasî micareke nû bibin, micareke gelek balkeşe, lê bi vê micarê re jî tekildar e, em ê bi hevdû re binêrin. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Şimdi az önce söylediklerimi bir daha tekrarlayayım. Geçen haftaki dersimiz, bu dersimiz ve haftaya işleyeceğimiz dersimiz birbiriyle çok alakalı. Üçü de birbirini takip ediyor. O yüzden bunları sırasıyla izlemeniz çok önemli eğer iyi öğrenmek istiyorsanız. Gelecek haftaki dersimizde sadece Kürtçe'ye özgü olan bir kuralı işleyeceğiz bunlarla alakalı. Hani böyle dedik ya, nesneye göre çekimleniyor, özne yalın halde kalıyor. Şimdiye kadar hep nesne işte tekil mi çoğul mu bunun üstüne durduk ama nesne bir şeyse, bir zamirse nasıl yapacağız? O ben seni gördüğümdeki o seniyi nasıl söyleyeceğiz? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Bu kısımda özellikle bizim yani Kürtçe konuşanların, böyle ailesinden öğrenerek konuşanların biraz yanlış yaptığı bir konu. Hani genelde sonradan doğrusu öğreniliyor. Hep birlikte bunların üstüne duracağız. Siz de biraz araştırabilirsiniz dersten önce. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Bu kadar var. Gelê hevalên hêja û xêratin pêrga Kurdî, em hatin waneya nehemîn û îro mijara me di kurmancî de ergativî ye. Çoğu jî dizanin zimanê Kurdî û Tirkiş hev gelek cuda ne, aydê malbatên cuda ne, taybetmendiyên wan cuda ne. Lê bi min cudahiya herî mezin ev mijara ergativî ye. Em ê vêga bi kurahî lê binêrin di kurmancî de ergativî çawa çêkbe. Arkadaşlar 9. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Kürtçe'de ergatiflik kavramını işleyeceğiz. Şimdi ergatifliği şöyle açıklayabiliriz. Aslında birazcık görmüş olduk biz bu konuyu geçen dersimizde. Arkadaşlar ergatiflik fiilin özneye göre değil de nesneye göre çekimlendiği, nesnenin etkisi altında kaldığı durumdur. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer Türkçe ergatif bir dil olsaydı ben seni görüyorumu biz bene göre çekimliyoruz ya. Ben seni görüyorsun olacak örneğin. Sene göre çekimlenecekti. Yani bu şekilde oluyor. Nesneye göre çekimlendiği durum. Gelelim bunun Kürtçedeki yerine. Arkadaşlar biraz bilgi sahibi olalım konuştuğumuz dil hakkında. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yani sadece geçmiş zamanlarda ergatif var ve geçmiş zamanda fiilin geçişli olduğu durumda var. Şimdi tam bir önceki dersimizde geçişli fiiller için geçmiş zamanı öğrendik. Ve orada fiilin nesneye göre çekimlendiğini öğrendik. Örneğin ben elma yiyorum ben elma yedim dediğimde orada elma teklisi işte tekil yapıyorduk, çoğulsa çoğul yapıyorduk. Şimdi elma yerine başka nesneler olursa nasıl olacak? Biraz ayrıntısını ineceğiz bu dersin. Belempêşî li ser mînakan binêrin ka ergativî ji me re çi dibêje? Mînakayeke min sêv xwar. Ez çi fehm dikim di vir de? Min sêv xwar. Ben elma
yedim. Sadece tek bir elma var. Peki ben bunun tek bir elma olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Çünkü bakın geçen dersimizde dedik ki işte huarın geçişli bir fiil. Çünkü hem neyi yedim bunun cevabı var hem de vücudumuzun tek bir parçasıyla yapıyorduk. Bu da diğer ipucumuzdu. O yüzden geçişli ise özne bükme uğruyordu. Nesneye göre çekiliyorduk. Nesne tek ise herhangi bir ek yok. Burada ne anlıyorum? Elmanın tek bir elma olduğunu anlıyorum. Em dîsa werim min sêv xwarin. Ez ji ber çi fehm dikim hevalno? Dîsa bi heman şeklî lêker gerguheze, li gorî birêserê tê kişandin, kirde ditewe. Ez ji vî qartefa pirjimariyê fehm dikim ku min ji sêvekê zaftir sêv xwarin, ango hejmara sêvan pirjimare. Ji sêvekê zaftirin. Arkadaşlar aynı şekilde min sêv xwarin dediğimde yine elmaya göre çekimliyorum ama artık burada elmanın çoğul olduğunu anlıyorum. Şuradaki çoğulluk ekinde. Bir de arkadaşlar dikkatinizi çeksin. Min sevan huar değil. Çünkü iki tane bükümü yan yana kullanamayız. Birazdan ayrıntılı bu kuralları işleyeceğiz teker teker. Em varin ya davi min du sev huarın. Disa kartafa projimariye heye. Jiberçi, jiber kavana çok diyarı. Du sev yani sevek iş kozaftıra. Yani burada şey bitte vaydı. Sa projimariye jiber uyuşit van de her gönde kartafa projimariye atne. Em dikarın çi bejin hevalno van her se hevo kandeji leker ligori sevi, ango ligori breseri de kışandın. Üçünün ortak yanında arkadaşlar fiilin nesneye göre yani elmaya göre çekimlenmesidir. Le ergativiçiye kamhenek dişi biber frehile binerim. Revşa lekeri ya kulgori breseri de kışandine fiilin nesneye göre çekimlendiği durumdur. Bunu artık anladık. Şimdi Türkçe'ye değerlendirecek olursak belki kafanızda bir karşılaştırma yapmak istersiniz. Tilki zmaneke akuzatifi. Türkçe akuzatif bir değil yani ergatif değil. Leker her zaman ligori kırdeye tekşandın. Fiil her zaman nesne, özneye göre çekimlenir. Ben seni görüyorum derken burada bene göre ya da ben seni göreceğim gelecek zamanda yine bene göre ya da geçmiş zamanda ben seni gördüm yine bene göre. Her zaman özneye göre çekimlenir. İşte kişi ekleri alır. Leker her zaman ligori kırdeye ango ben tekşandın. Kurmancı da etkiş çavadı be hevano. Kurmancı zamaneki niv ergative. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yarı ergatif. Tene de demin bori de leker dibin bandura breser dedim yine. Led ve lekerame gergühezbe. Sadece geçmiş zamanlarda fiil nesnenin etkisi altında kalır. Ama fiilin geçişli olması durumunda arkadaşlar. Çünkü örneğin es çum dediğimizde İşte gitmek geçişsizdi o yüzden özne yalın halde. Ez çum, ben gittim. Burada herhangi bir ergatiflik durum yok. Zaten nesne yok. Hani geçişsiz fiil ne demek? Nesnenin olmadığı fiil demek. Eğer nesne varsa yani fiilimiz geçişliyse o fiil nesnenin etkisi altında kalır. Şimdi örneklere bakalım. Ez seveki duhum. Ben bir elmayı yiyorum. Tu sevan duhu. Sen elmaları yiyorsun. Eve seve buhe. O elmayı yiyecek. Ligori kırdeyi. Her türlü ligori kırdeye hatekşandan. Yani diğer işte şimdiki zamanda, gelecek zamanda, geniş zamanda bu durumlarda hep özneye göre çekimleniyor ve o yüzden kişi ekleri alıyor gördüğünüz gibi. Ama geçmiş zamanda baktığımızda min sefhuar, min du sefhuarı. Ben elma yedim, ben iki elma yedim. İkisinde de nesneye göre çekimlenmiş. Burada artık özneye göre çekimlenmemiş. Arkadaşlar bundan daha önce bahsetmiştim. Bu cümleyi daha önce kurmuştum. Hatta bu cümlenin geçmiş zamanlarda çok işe yarayacağımızı da söylemiştim. Fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir. Her zaman yalın olana göre çekimlenir. Burada ez yalın eze göre, tu yalın tuya göre, ev yalın eve göre, sev elma yalın. Bakın bir bükme eki almamış sev'e göre ya da du sev yine yalın olan elma o yüzden du sev'e göre çekimlenmiş. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bükümlü olana göre değil. Heke breser cinav ve ev minakên herî xweşin em her tim ji xwendekarin xwe jî dipirsin ka pêşî û min bêjin. Ev emenekê tiştekî cuda bikin niha ben seni gördüm. Em ê di kurmancî de çawa bêjin. Şimdi arkadaşlar ben seni gördüm bunu Kürtçe'ye çevireceğiz. Görmek fiili geçişli bir fiil. Zaten nesne var. Neyi gördüm? Seni gördüm. Bunun cevabı var. Arkadaşlar şimdi biz ne yaptık geçişliyken? Birincisi bizim öznemiz büküme uğruyor. Yani ben ez diye onun artık bükümlü halini kullanmamız gerekiyor. O da nasıl? Min. Peki seni. Sen neydi? Tu değil mi? Onun bükümlü hali de te. Ama arkadaşlar biz ne dedik? Özne büküme uğrar.
nesne yalın halde kalır. O yüzden yalın halini kullanacağız. Men tu. Şimdi buraya kadar tamam, bir problem yok. Görmek geçişli. Dedik ki geçişliyse geçmiş zamanda nesneye göre çekimleyeceğiz. Yani to'ya göre çekimleyeceğiz. Şimdi did'in görmek, did geçmiş zaman kökü, ını attık orada. Peki did yanına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Nesneye göre çekimleyeceğimiz için nesneye göre olan kişi ekini ekleyeceğiz. Min tu did'i, ben seni gördüm olmuş oluyor. Min te did değil. Min tu did'i. Min te did değil arkadaşlar. Burası çok önemli. Kur'an'ı hevalin kurda ahıvın, yani kurmancı dizanın ergativiye zav bıkarnaynen, yani hinek bunda bu yedizmanimede ne ez jibo gelen peri nabeşim, yani hen cihanda ez rusa beşim. Em ihmal diken em beşin min te did lenna min tu did'i. Bu hemen şekli. Sen beni gördün. Şimdi aynısını yapacağız. İşte görmek yine geçişli. O yüzden sen büküme vuracak. Tu te olacak yani. Te. Şimdi ben yalın halde olmalı. Neydi Kürtçe'de ben? Ez. Yine did bizim fiil kökümüz ama ez'e göre çekimleyeceğiz. Nesneye göre çekimleyeceğiz. Te ez did'im. Ez'e göre çekimledik. Gördüğünüz gibi kişi eki var. Ben onu gördüm. Ben büküme vuracak. Min. Onu gördüm. O neydi? Artık yalın halde olacak. Ev. Peki görmek did değil mi? Görmenin kökü. Ama biz ne dedik? Geçmiş zamanda üçüncü tekil kişi için olan ek kullanılmıyor. Kişi eki kullanılmıyor. Min ev did. Min ev did. O bizi gördü. Şimdi o nedir? Ev. Peki bükümlü hali we ya da we. İkisinden birini kullanmamız gerekiyor. Biz neydi? Yalın halde em, we, anji we, em ve gazi ditine görmek ango ditine ligori eme bükşinin we, em, ditin. Kartafa pırıcmarı yatışlar. Em pırıcmarı. Yani kartafa kesalar burada. Biz sizi gördük. Biz em, bükümlü hali me, siz hun, ama burada artık yalın halde kullanacağız. Nesne her zaman yalın olur. Me, hun, ditin. Yine hun'a göre olan kişi eki geldi burada. Siz onları gördünüz. Siz onları gördünüz. Nasıl olacak bu? Bükümlü halde ve yalın halde ama çoğul olan yalın. Ev. Şimdi onları gördüğünüz gibi burada bir çoğulluk var. O yüzden fiile de çoğulluk eki gelecek. Ve ev ditin. Yani şöyle bir toparlayalım. Ne oluyordu? Özne büküme uğruyor. Nesne yalın halde kalıyor. Ve her zaman yalın olana göre çekimleniyor. Burada nesne yalın olduğu için fiil nesnenin etkisinin altında, yani nesneye göre çekimleniyor. Berdevam bakın. Kurmancı da ergativi. Daha pregezin gele ku kerime vere henedvirde ya yekemin du haptavang nain bahevdu. De kurmancı da du haptavang nain bahevdu. Ya diyem ki de kurmancı da leker her gün gor ya harut ekşenden. Gerçekten meşgul meftiş koydun. Arkadaşlar birinci kuralımız, eğer bu iki kuralı iyi bilirseniz hata yapma payınız çok aza düşüyor. Birinci kuralımız Türkçe'de 2 tane bükümlü yan yana gelmez. İkinci kuralımız ise fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir arkadaşlar. Bükülme hale göre değil, yalın olana göre çekimlenir. Şimdi önce şuradaki bir şeyi hatırlayalım. Diğer şimdiye kadar gördüğümüz zamanları bir hatırlayalım. Sonra örnekler üzerinden şu iki kuralı değerlendirelim. Dema naha, dema be, dema beya nezikte, kırda hariye, bresel bitave. Şimdiki zamanda, gelecek zamanda, yakın gelecek zamanda özne yalın haldedir. Nesne büküme uğruyordu. Demin burada hekeliker ne gergehezbe disakırda hariye bresel kıneşve. Eğer geçmiş zamanda, eğer fiilimiz geçişsizse, işte ez çum ben gittim gibi, orada kırda yani ez yalın halde kullanılıyor. Zaten geçişsiz demek nesnenin olmaması demek. Eğer fiil geçişliyse, bu da geçen dersimizin konusu, kırda dıtave, tıpkı min dit gibi, ancak min sev var gibi. Min orada büküme uğradı öznemiz, bresel karudimine sev orada hep yalın kalıyordu. Şimdi bunu bir hatırladık. Bir de arkadaşlar bundan bir sonraki dersimiz, yani son dersimiz tamamen bu
şimdiye kadar gördüğümüz tüm bütün konuların özeti olacak. Yani biz bunların hepsini zaten gördük ama son bir toparlama amacıyla son dersimiz de bunun üzerine olacak. Tam oturtacağız bu kavramları. Şimdi burada bunların açılımını bir yapalım. Estede bizim, ben seni duyuyorum. Bu bir şimdiki zaman cümlesi. Şimdiki zaman cümlesinde gördüğünüz gibi öznemiz yalın halde, nesnemiz büküme uğramış ve birincisi iki tane büküm yan yana gelmemiş, iki tane yalın da yan yana gelmemiş. Aynı şey. İkincisi fiil yalın olana göre çekimlenmiş, eze göre çekimlenmiş. Es dedi bizim. Tu yeme bebeğini, sen bizi göreceksin. Bu bir gelecek zaman cümlesi. İki tane yalın yan yana, iki tane yalın ya da iki tane bükümlü yan yana gelmemiş. Bir yalın, biri bükümlü. Yalın olana göre çekimlenmişiz. Tu'ya göre çekimlemişiz. Evdeki metroya da keve, o metrodan inmek üzere. Yakın gelecek zaman cümlesi. Biri yalın, biri yani metrodan aslında burada hem edattan sonra büküme uğruyordu. Hem o yüzden büküme uğramış ama eğer normal bir nesne de olsaydı büküme uğrayacaktı. Bir yalın, bir bükümlü oluyor ve eve göre çekimlenmiş. Min tu nediti, ben seni görmedim. Burada yine bir yalın, biri bükümlü, bir yalın. Yine iki tanesi yan yana gelmemiş. Ve ne yaptık? Yine yalına göre çekimledik. Tu'ya göre çekimledik. Burada ilk kişi ekini görüyoruz. Tu'ya göre olan kişi ekini. Wan pırtık onlar kitap okudular. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bunun burada çoğul eki olduğunu görüyoruz. Ama bu Wan'a göre değil, pırtık çoğul olduğu için, yani birden fazla kitap olduğu için çoğul eki var. Ne yaptık? Nesneye göre, yalın olana göre çekimledik çünkü. Yalın olana göre çekimliyoruz. One bükümlü, bükümlü hale göre değil. Yine zaten görüyorsunuz. Biri bükümlü, biri yalın, ikisi asla yan yana gelmez dedik. Eğer şöyle bir durum olmazsa tabii hani edattan sonra büküme uğruyordu ya da tamlamalarda büküme uğruyordu, o durumları koymuyoruz. Normal estedi bizim gibi yani iki tane bu şekilde yan yana gelmiyor. Böyle hasraneki kuvvet var oradaki ben tevgizanın heyetinde. Enlivistani bunların kargatvi çavaha diye bir karani. Tidbeje te ez kuştum nesrine. Kabınerin te ez kuştum. Kuştun lekereke gergüheze. Cibervi breserhiye. Kırdet taviyaye. Breser harumaye. Ligori breseri hatiye kışandın. Be hemen şekli. Dilim tuhazete bibine şeklune. Kulika soruşine şekline. Te ez bir kırım ledine. Meçi gotu bu. Lekerin kobu kırını çedbin, hemu gergöhezin, bir kırın heye, disaj berku gergöheze, kırde tavuyaye, breser harumaye, yek tavan di yek haru, ulgorya haru, angolgorya breseri hatiyek şandı. Arkadaşlar burada çok meşhur bir şarkı var, Nesrin'e şarkısı. Şimdi burada ergatiflik nasıl kullanılmış buna bakalım. Dez kuştum, sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Öldürmek. Birincisi birini öldürmek. Neyi öldürmek? Yani bunun cevabı var. O yüzden geçişli. O yüzden orada sen büküme uğradı. Hani o bizim adımlarımız var ya işte birincisi işte özne büküme uğrar, ikincisi nesneye alın kalır, üçüncüsü nesneye göre çekimlenir. Eğer bunları karıştırıyorsanız bundan bir ve iki önceki derslere bakabilirsiniz geçmiş zaman derslerine. Nesne yalın halde kaldı ve öldürmek fiili nesneye göre çekimlendi arkadaşlar. Burada nesnemiz ez olduğu için kişi eki geldi. Nesneye göre çekimledik. Sondaki cümlede des bir kırım, sen beni yaşlandırdın. Şimdi bir kırın yaşlandırmak, bir bun yaşlanmak. Biz demiştik ki kırın ile oluşan her fiil geçişli fiildir arkadaşlar. Zaten neyi, kimi soruların cevabını da veriyor. İşte neyi yaşlandırdım, seni yaşlandırdım gibi. O yüzden ne oluyor? Bir, özne büküme uğruyor. 2 nesne yalın halde kalıyor. 3 nesneye yani yalın olana göre çekimleniyor. Ez'e göre çekimlenmiş haliyle kişi eki gelmiş. Naçil emlehindariya xobinerin tuçma men nabin. Emi van hemu hevukan bıkın dema bori. Tuçma men nabini. Etçi be hevalno ditin lekereke gergüheze. Leker gergühezbe emnaha hevukeke deman haye. Gergühezbe yek kırda dıtave evi bette. Bireser haru demine evi bibe ez. Ligori ezeji dev lekelame vererek şandın. Arkadaşlar sen beni neden görmüyorsun? Bu şimdiki zaman cümlesi, bunu geçmiş zaman yapacağız. Hepsini geçmiş zaman yapacağız. Görmek, birini görmek, bir şey görmek.
geçişli bir fiil. Neyi sorusunun cevabı var. Ya da sadece gözlerle oluyor, vücudun bir parçasıyla oluyor. O yüzden geçişli. O yüzden bir öznemiz büküme uğrayacak. To t'ye dönüşecek. 2 nesnemiz yalın halde olacak arkadaşlar. Min ez'e dönüşecek. 3 fiilimiz nesneye göre çekimlenecek. Yani teçma ez, bir de olumsuz yapacağız tabii ki. Geçmiş zaman olumsuzu ne ile oluyordu? Teçma ez nedim. Ne yaptım? Büküme uğrattım. Yalın bıraktım. Yalın olana göre çekimledim. Şimdiki zaman cümlesini geçmiş zaman cümlesine çevirdim. Bir de arkadaşlar bunları artık çözdük, açtık diye düşünüyorum. Şimdiki zaman cümlesinde şimdiki zaman kökü kullanılır. Geçmiş zaman cümlesinde geçmiş zaman kökü kullanılır. Çok ayrıntılı durmuştuk zaten bunların üstünde. Ev pürtükan duhuyne. Şimdi buna dikkat edin. O kitapları okuyor. O yalın, kitapları bükümlü, duhuyne okuyor, eve göre çekimlenmiş. Kişi ekini görüyoruz. Bunu geçmiş zamana çevireceğiz. Okumak bir geçişli fiil. O yüzden bunu bükümlü hale getireceğiz. Bunu yalın hale getireceğiz. Yalına göre çekimleyeceğiz. Ev kadın ya da erkek olabilir. Kürtçe'de bunlar ayrılıyor. We, anji ve, dve ev edi harube, dve dahab tawang naim bahevdu. We, ve, kartafa tawange bavicin, pırtuk, huendin. O kitap okudu. Daha sonra yine kitapları okudu ama burada artık pürtükan diyemem. Çünkü 2 tane büküm yan yana gelmiyor. Ben şuradaki ''ından'' zaten çoğul olduğunu anlıyorum. Birden fazla kitap okuduğunu anlıyorum. Zozan helbestan nakhile. Kabnerin yek haruye, yek davan diye. Tam hevokeke daman hayan şidema fre. Emi vinaka vargerinin dama bori xwendin dîsa wek vî. Xwendin gerguheze divê ev bitawe. Çawa bitawe? Ev meye, zozan meye. Em çi bêjin? Zozanê helbest nexwendin. Arkadaşlar aynı cümle. İşte bir kitap yerine şiir var sadece. Şimdi biz özneyi bükümlü hale getiriyorduk ya. Eğer tamam zamir ise bükümlü zamir kullanıyoruz. Peki isimse ne yapıyoruz? Büküm ekini getiriyoruz. Zozan ne oldu? Dedik ki 2 tane bükümlü yan yana gelmez. Zozane helbestan yanlış olur. Zozane helbest. Şimdi helbeste göre, şiire göre çekimleyeceğiz bunu. Eğer yalın olsaydı nehwend ama çoğul olduğu için burada çoğul olduğunu görüyoruz zaten. Nehwendin yaptık. Ez van da acbinim. Lisahvukeke deman haye. Ez van da acbinim. Ez ivineka bakım dema bori. Acibandın be andine dikade. Be andine bikade gergüheze. Gergühezbe. Kırdadıtava. Breser harudumine. Ligori breseri tekçandı. Ez dibe min. Van dibe ev. Min ev acibandın. Disajbar pırjmar kartafa pırjmar ya hatiyet burada. Ew fravînê dixwin. Hevokeke deman haye, xwarin gerguheze, dîsazê ev çi ye? Ev pırjmarin hem ji ber ku dixwin. Onlar öğle yemeği yiyorlar. Burada artık bükümlü hale getireceğim. Yalın hale getireceğim. Yalına göre çekilmeyeceğim. Çoğul olduğunu görüyorum şuradaki ekinden. Çoğul kişi eki almış. O yüzden one, fravin, xwar. Burada tek bir öğlen yemeği olduğu için buraya çoğulluk getirmiyorum. Belê em hatin ya dawî mêvan fêkiyan dînin. Hevano bala xwe bidin ev hevokeke deman haye diînin ew dînin ango mêvan pırjmare ez ê dîsa tewang bikim lê tewanga pırjmariyê lê zêde bikin. Divê ev xerû bimîne di dema borî de. Çawa bibe mêvanan fêkî anîn. Mêvanan fêkî anîn. Arkadaşlar misafirler meyve getiriyorlar, meyveleri getiriyorlar. Bunu geçmiş zaman yapacağım. Birincisi getirmek, neyi getirmek cevabı var. O yüzden geçişli bir fiil. Meyvanı bükümlü hale getirmem gerekiyor. Çoğul büküm eki neydi? Çoğul büküm eki meyvanan. Artık işte demiştik ya şimdiki zamanda nesne bükümlü halde kullanılır ama geçmiş zamanda yalın halde olmalı. Yalın hale getirdik. Büküm ekini attık. Feki. Bunu fake'ye göre, meyveye göre çekimliyoruz. Birden fazla meyve getirdikleri için çoğul ekini ekledim. Şuradaki çoğul eki
meyvandan dolayı değil, fake'den dolayı arkadaşlar. Yani yalın olana göre, nesneye göre çekimledim. Evet arkadaşlar, dersin sonuna geldik. Umarım siz de faydalanmışsınızdır bu dersten. Bundan bir sonraki hafta tavan büküm kavramını bir daha bir özetleyeceğiz. Hep birlikte tek tek öğreneceğiz. Zaten şimdiye kadar bütün dersleri topladığımızda aslında her şeyi öğrendik bükümle ilgili ama bir özet geçelim, daha iyi oturtalım istiyorum. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar umarım anlamışsınızdır bu konuyu da. Dikkat edin kendinize. Bu hatire ve hevalin heca hatta vanaya be lütfen mukatebin lütfen başbilerim. Dili hevalin heca umxeratın ferga kurdi. Em hatim vanaya dehem u kesin bu Twitter'da demedi şopinin zanın vanaya dehem vanaya davine bu hasta diyemin edi ve vanaya em mijalin rezmani dikkatinin ama bu hasta diyemin em hasta sevmin berdavan bıkındıysa mijara mea iroji kurmancıza tavange ya brasti me mijara tavange me kadat me biber frehidit le me perçe bi mijaran re tekildar medit naha ez duxwazim sawane ki dawi de em hemû tawange bidin hevdu û em tenê duwaneyekê de em hînî vê mijarê bibin. Ji ber ku mijarekî gelek giring û gelek can de derteve pêşiyan me. Arkadaşlar 10. dersimize hoş geldiniz. Son dersimize geldik. 2. kurun son dersindeyiz. Bununla birlikte gramer konularımız bitiyor. Başka derslerle yine karşınızda olacağız. Artık 2. kur için gramer konuları yok ama bugünkü dersimizin konusu ise kurmancıda tavank yani Kürtçe'de büküm kavramı. Şimdi derslerde çok söyledik. Bükümlü hal, büküm eki, bükümlü zamir. Bunu bir dersi toparlayalım istedim. Bu konuyu geniş olarak gördük. Konularla ilişkili olarak gördük. İşte 1. kurda örneğin işte bir derste zamir halini gördük. Başka bir derste bazı eklerini gördük. Diğer bir derste başka eklerini gördük. Bu derste hepsini bir toparlayacağız. Çok fazla karşımıza çıkan bir konu ve böyle büküm deyince biraz aslında Türkçe karşılığı olmadığı için kafa da karıştırabiliyor. O yüzden genel olarak toparlayalım istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevanu dvirde pençap minakene, emi ji ser van minakan vê dersê bidomînin. Yek bi yek emi bixwînin, pişta yek bi yek emi di slaytên dawî de emi vaneka dubare bikin. Em bixwînin navê wê arîne, navê arînê xweş e. Navê wê arîne, navê arînê xweş e. Hûn çi dibînin dvirde? Di hep tawankê yek cinavkên tawan dihe, yek ji qartafat tawangeye me çi gotibû ravekan de tawan têv karanên peyva dawî ditewe. Em ê qasekin berfirehî lêbinêrin. Lêbinêrin cêk de cinavkeye herkes bixwazim nav bikarbînim divê ez navê jî bitewînim. Ya duyemîn pirtûk li ser maseyê ye, pirtûk li ser wê ye. Herkes bixwazim cihê masê de ez cinavkek bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawan dî bikarbînim, ez ê bêjim li ser wê ye. Ya sêmîn ez şîvê dixwim, ançe ez bixwazim cihê şîv de cinavkekî bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawan dî bikarbînim, ez ê bêjim ez wê dixwim. Ya çaremîn min doh pirtûkek xwend, berîtanê doh pirtûkek xwend. Her du ji halê tawan dîne, diyekî de cinavke ye, diyekî de nav tawya ye. Me ev her çar mînaka me berê dît lê tenê me yek nedît ya pêncemîn. Ez çûm malê, ez çûm wê derê. Yek de mal tawya ye, ya din de jî me dîsa cihê malê de me cinavkek bikaraniye. Arkadaşlar burada 5 örnek görüyoruz. 5'inde de bükümün hem zamir halini hem de ek halini görüyoruz. Yani zamir ise işte ve ama ben bunun yerine isim kullanacaksam yine onun bükümlü halini kullanmak zorundayım büküm ekleri sayesinde. İşte biz şimdiye kadar ne dedik? Tamlamalarda son kelime büküme uğrar dedik. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar dedik. Ya da şimdiki zamanda örneğin nesne büküme uğrar dedik. Şimdi ayrıntılı olarak tek tek bunları göreceğiz arkadaşlar. Bunlardan sadece 5.sini şimdiye kadar görmedik. Bunların her 4'ünü de gördük. Devam edelim arkadaşlar. Tavank çava çedibe, yek tavank cinavken tavan di çedibe. Ez bawer dikim em tevêdî hînî vê yekê bûn. Cinavken tavan de diyev jmere nas têne wisa. Cinavken me yên xero hene, ez, tu, ew, em, hûn, ew. Ev neka ditewin, dibin, mesela ez dibe min, tu dibe te. Ew dibe wê wî, heke wê be me, heke wî be nêr. Em ditewe dibe me, hûn ditewe dibe we,
ev dıteve dibe wan. Arkadaşlar biz şimdiye kadar zamirlerin iki türünü gördük. Bir yalın zamirler cinafgen haru, ikincisi bükümlü zamirler cinafgen davandi. Bütün yalın zamirlerin burada bükümlü halinde görüyorsunuz. Bir tek burada evin ikiye ayrıldığını görüyoruz. Ve, vi. Bunu da söylemiştik. Kürtçe'de işte eril ve dişil olmasına göre iki tane kullanıyoruz. Eğer ve ise bu dişil, eğer yani me, eğer vi ise eril yani ner büküm zamiri oluyor arkadaşlar. Bir de iki tane ev var. Bunların bükümlü halde birbirinden farklı. Şu tekil, şu da çoğul. Ya duyemci bi kartafên tawangê çêdibe. Bi kartafên tawangê du cûreyên kartafên tawangê hene. Yek bi navkirî, yek ne bi navkirî. Dîsa me bi berfirehê ev mijar dîtin hevalno. Em ji ser tawanga bi navkirî biçin. Hekez bêjin bavê hevalê. Wir destfem dikim ku ew heval meye ji ber ku tawanga me bu hevalno. Heke ew heval nerbe wek elî be hozan bezê çi bêjim bavê hevalî. Heke pirjimar be bavê hevalan. Bi her sê hevokan de jî ez çi dikim? Ez peyva dawî ditewîne û li gorî zayen de an jî yekjimariyê pirjimariyê ditewînim hevalno. Bi van kartafan. Hekev ne kartaf buna wek cinaf buna mı ne gota bavê we, bavê wî, bavê wan. Lê ez çi dikim ez dixwazim nav bikarbînim lê divê ez van navan kartafên tawangê zêde bikim hevano. Pêşî ew kê bifikirin. Mesela hûn dibêjin bavê we an jî bavê te an bavê wek ez tu. Na em dibêjin bavê te, bavê min, bavê wî ne wisa cihên ku em cinavka tawan de bikartînin gavan nav bikarbînin divê em kartafên tawangê lê zêde bikin. Em werin yên ne bi navkirî. Heke heval ne diyar be ew heval kiye? Ez ê bêjim bavê hevalekê. Heke heval me be. Heke nêr be? Ez ê bêjim bavê hevalekî. Heke pirjimar bin? Ez ê bêjim bavê hevalnan. Arkadaşlar büküm eklerini ayrı derslerde gördük ve bir belirtili büküm ekleri bir de belgesiz büküm ekleri olduğunu öğrenmiştik. Şimdi bunlar da neye göre ayrılıyordu? Dişillik, erillik, işte tekillik, çoğulluğa göre ayrılıyordu. Farkları neydi arkadaşlar? Dediğim gibi biri belirtili, biri belgesiz. Bavê heval edersem arkadaşım babası ama o arkadaş dişil. Bavê heval edersem yine arkadaşın babası ama arkadaş eril yani erkek. Bavê hevalan dersem arkadaşların babası, o arkadaşlar çoğul oluyor artık. Eğer belgesizse yani herhangi bir anlamı varsa ya da bazı anlamı varsa o zaman bavê hevale diyemem. Örneğin eğer dişil ise bavê hevaleki. Artık bu ne oldu? Herhangi bir arkadaşın babası. Bavê hevaleki. Herhangi bir arkadaşın babası ama o arkadaş erkek. Bavê hevalan bazı arkadaşların babası. Yani şuralarda belgesizlik var. Arkadaşlar kafanızda şöyle tutabilirsiniz. Örneğin bunu eğer isim değil de zamir kullansaydım bavê ez demezdim, bavê min derdim değil mi? Benim babam demek için. Bavê min derdim. Ya da bavê te senin baban. Ya da bavê wî onun babası örneğin. Benim bükümlü zamir kullandığım tüm durumlarda eğer ben zamir yerine isim kullanacaksam yine bükümlü halini kullanmam gerekiyor. Peki o bükümlü hali nasıl sağlayacağım? Büküm ekleriyle sağlayacağım. Burada da görüyorsunuz zaten hem belirtili büküm eklerini hem belgesiz büküm eklerini. Böyle hevalno disa me eftişi hatta namen ne dedi bu? Gelek birşi hatıncı serve u gelek dertke peşameci vereme gotu bu. Kartafa ner a binafkiri ne tekaz bu yani vakregez zavnet hat bu kararın u ne mecburi bu. Le pişre ev regez guheri u gotin edi mecburiyeti. Ben bejim bavê hevali em dikarin bejim bavê heval. Le dihin cihande ev tiş diguhere, ev kartaf peyve diguherine u her du bikaranci dinav geldi zafheye her du jî rastın. Kampın erin çava çetbe. Bavê hozani dibe bavê hozên. Ve hatta na bawer dikim bîstiye em dibêjin bavê hozên. Ancak qewmê ji agirî qewmê ji êgir. Ev î ve ayê diguherine dike ê. İ ayê diguherine dike ê.
Ava cemi. İ e'yi dugene dike e u dibe edi ava cem. Berfa çiyayı. F i a'yı dugene dike çi berfa çiye. Her duşe halin tavandine. Behna nani. İ dise a'yı guheran bu behna nen. Denge şivani. İ dise a'yı guheran bu denge şivin. Berikirna velati. İ dise a'yı guheran bu berikirna velet. Jibajari i aye guheran bu jibajer. Deriye khani i aye guheran bu deriye kheni. Unçı dibinin gava a anji e hebed peyvede. Cana f kartafanner ve peyved guherine uvan tivan dike e hevalno. Her du bikaranıcı rastın. Her du bikaranıcı nav gelde zafhene. Hatta istikarın beşim ev neka zaftır hene. Ev halin guheri zaftır hene. Arkadaşlar şimdi daha önce i büküm ekinin mecburi olmadığını ama artık mecburi olduğunu söyledik. Hatta dedik ki bir sürü metinde görmeyebilirsiniz de bu hali. Ama eskiden mecbur değildi. Güncel metinlerde artık görürsünüz. Arkadaşlar sadece bu eril büküm ekine has bir kural var. Bu büküm eki bazen kelimenin kökünü değiştiriyor ve karşımıza yeni bir form çıkarıyor ve her iki form da doğru. Örneğin hozani, hozen oluyor. Aslında ikisi de bükümlü hal. Ya da agri, egir oluyor. Çemmi, cem oluyor. Çiyayi, çiye oluyor. Nani, nen oluyor. Her ikisi de aynı. Buradaki mantık şu. Gelen i eki eğer kelimede a ya da e varsa o kelimeyi değiştiriyor ve şu harfleri e'ye dönüştürüyor arkadaşlar. E'ye dönüştürüyor. Devam edelim. Behnan, nani. Bakın a var burada. i a'yı değiştiriyor ve onu e yapıyor. Behnan nen oldu. Ya da şivani. Şuradaki i a'yı değiştiriyor. E yapıyor. Denge şiven oldu. Berikirna velati. i a'yı değiştiriyor. E'ye dönüştürüyor. Berikirna velet oluyor. i a'yı değiştiriyor. Bajari diyeceğimize bajer diyoruz. Yine i a'yı değiştiriyor. Hani diyeceğimize heni diyoruz. Bu formu daha çok görme ihtimaliniz de var. Çok sık karşımıza çıkan bir form. Şöyle, eğer kelimede a ya da e varsa ve eril büküm eki, arkadaşlar kelimenin kesinlikle eril olması gerekiyor. Sadece eril büküm ekine has bir durum bu. O kelimeyi değiştirebiliyor. Sanıyorum ki yani %90'ın zaten bu formun bunlar. Birkaç tane daha görürsünüz ama öyle çok da yok yani. Her iki formda doğrudur. Her iki formda karşımıza çıkabilir. Em ravekirine bu huyunun peyven ner en kudu xoda a anji e dahawinin heke kartafa iye tavangan nera binafkiri bigrin ev tip diguherin u dibin e. Kalsektin tişte kumegot yani. A u anji e hebe e dev diguherin dibin e. A anji e hebe e dev diguherin dibin e. Her dubu karanji rastın. Ne beşin yek şarş yek rast. Her dubu hemen şekli rastın. Arkadaşlar tekrar söylediğim gibi önemli olan şu eril büküm eki olması. Yani kelimenin eril olması. Eril kelime büküm eki aldığı zaman eğer a ya da e varsa bazen değişiyor ve şu forma dönüşüyor. Her iki kullanımda doğru, istediğinizde tercih edebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ezberleyemem ya da aklımda tutamam, şu formu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Beli nihal jemhatın serivani deme çugot penç hap hevokene emej servan penç hevokan emivani yapar ve bikin. Hevoke yekem çi bu nave ve arine, nave arine hoşe. Hevalüme çi gotu bu drave kande raveker dıtave. Ango tirkavici eve isim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Hevalü raveker kurmancı da pırani peyva daviye emvejbirnekin u berovaje Türkiye. Arkadaşlar şimdi onun adı dediğimde aslında Türkçe'de ne demiştik? Söylerken adı onun gibi düşünüyoruz. Onun sona geliyor ve bu ın, in, nın, nun şu anlamları veren, tamlayan bizim Kürtçe'de büküme uğruyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz anlamları alan kelime Kürtçe'de büküme uğruyor. Rav ve ker gıdave. Örneğin nave ve onun adı. Nave ve onun adı. Burada un gördüğümüz yer büküme uğrar arkadaşlar. Eğer kişi dişilse bu örnekte olduğu gibi nave ve dişil
bükümlü zamiri kullanıyoruz. Ya da eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam Arin'in adı diyeceksem, bakın yine bir in görüyorum burada. Arin'in adı, o in anlamını vermek için onu büküme uğratmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Dişil büküm eki kullanıyorum. Ne demiştik? Mantık ters. Onun adı, Türkçe'de adı onun yerine kullanılıyor. Adı onun yerine kullanılıyor. Onun sona geliyor. Diğer örnekten devam edelim. Bir de eril büküm eki görelim. Deriye, haniye, hozani. Çi bu hevano disa peyva davi ve bıtave. Tirkaviçiye disa evvatiha ıntedehiye. Hozan'ın evinin kapısı. O ev ya da kapı temelde kime aitse, burada hozan büküme uğrar arkadaşlar. Şuradaki ın kavramını görüyoruz. Hozan eril olduğu için, erkek olduğu için eril büküm ekini kullandık burada. Eğer ben burada zamir kullansaydım yine büküm zamiri kullanmam gerekiyordu. Deriye, hani, we diyecektim örneğin. Ama artık isim kullanmak istiyorum. We'yi kaldırıyorum. Yerine isim ve büküm halini kullanıyorum. Delaliya keçavan emçi dibinin peyva davi disa tavuyaye dıvırda ravekere tavuyaye uprışımare. Onların kızının güzelliği. Yine burada bir ın görüyoruz. O kız ya da güzellik kime ait? Onların kızının güzelliği. Tamlayan aslında hep onların. O yüzden ne yapıyoruz? Büküme uğratıyoruz. Yine ın anlamını görüyoruz. In anlamını alan kelime büküme uğramış ve burada çoğul büküm zamiri kullanılmış. Örneğin burada zamir değil de misafir olsaydı, meyvan olsaydı yine bükümlü halini kullanmamız gerekiyordu. Ne diyecektik o zaman? Meyvanan diyecektik. Az önce gördüğümüz büküm ekini kullanacaktık. Rengi kulilkan. Kulil tavuyaye, raveker tavuyaye, ucibel kasta pırjmariye dikim, tavanga pırjmariye standiye. Çiçeklerin rengi. Ne yaptık? Kürtede tersi oluyordu pozisyon olarak. Yine in anlamını veren büküme uğruyordu. Burada çiçeklerin diyorum. O yüzden bükümlü hale getireceğim. Ve isim kullandığım için büküm ekiyle kelimeyi büküme uğratacağım arkadaşlar. Birincisi bu şekildeydi. İsim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Dravekan de raveker dıtave. Ya diyem çi bu pırtuk liser maseye herkes bu xwazim ki maseye de cinaf bikarbînim pırtuk liser weye. Ravekina vî çêvanime çi gotu bu navderên ku pişt daçekan tên ditewin. Peyvên ku pişt daçekan tên ditewin hevalo. Ve ez ji batmanê me ew batman ji te wan gene wisa pişt daçek be ditewe. Edatlardan sonra gelen isimler büküme uğrar arkadaşlar. Bizim çokça söylediğimiz bir kural bu. Bazı anlamlar veriyor. Örneğin masanın üstünde burada. Yine o aslında o ın, in, o nun anlamını yine veriyoruz. Ama bunun yanı sıra birliktelik, bulunma, ayrılma, yönelme gibi anlamları verir arkadaşlar. Edatların tipik özelliği bu. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar. Ya büküm ekini kullanacağız ya da bükümlü zamir kullanacağız. Örneğin liser maseye masanın üstünde. Burada liser üstünde edatından sonra gelmiş ve masa kelimesi dişil olduğu için mor rengi görüyoruz. Yine dişil büküm eki var. Eğer ben burada zamir kullanmak isteseydim yine bükümlü zamir kullanacaktım. Liser veye diyecektim. Ya da bıtere, seninle ne demiştik? Bıre kişiler için birliktelik anlamını veriyordu. Edatlardan sonra büküme uğradığı için kelimemiz bükümlü zamir kullandık. Bükümlü zamir kullandık. Eğer ben burada yine Ayşe'yle demek isteseydim Ayşe'ye re demem gerekiyordu. Orada yine büküm ekini eklemem gerekiyordu. Ligel zozane disa pışta çeken dibinin ku tavuyaye herkes bu fazla cevide disa cinaf bıkarbiri meze bejim ligel ve zozanın yanında yine burada bir ın görüyoruz şuradaki gibi. Ne dedik? Bu anlamları veren kelime büküme uğrar. Zozan dişil olduğu için dişil büküm eki kullanılmış arkadaşlar. Navbera wande buradan prijmarek dibinin ez çıdıkım cinaket tavan dibi karbinim. Hekena bu karbu ez beşim navbera hevalande kartafa prijmarek karmedi dibi karbinim. Yine onların arasında burada yine ın halini görüyoruz. Yine ın olan kelime büküme uğruyor arkadaşlar. Edatı da görüyoruz burada. Navbera wande onların arasında. Edattan sonra büküme uğramış. Eğer isim kullansaydık arkadaşların arasında deseydik yine o ın halini görecektik. O zaman arkadaşlar büküme uğrayacak. Hevalan olacak. Şuradaki an gibi. Hani diyorduk ya oradaki an sona gidiyor kelimenin. Ez jibatmaneme
em dizanim pişta çek. Dita ve ez ji batman me şaşe. Ez ji Ahmet me şaşe. Ez ji batmane me. Disa ji ber ku me got bu bajar me ne bi kartafata vanga me tawiyaye. Bunun arkadaşlar dedik ki aslında motomot çevirisi üstünde durmuştuk bunun. Ben Batman'danım. Tıpkı İngilizce'deki gibi I am from var ya, oradaki dan'dan anlamı bizdeki J ile sağlanıyor. Ama anlam olarak çevirince ben Batmanlıyım. Burada o Batman'dan anlamını veren, o from'un yerine biz J kullanıyorduk. Dan'dan anlamını veren ve ondan sonra da büküme uğruyordu. Ne demiştik? Bütün şehirler dişil kabul ediliyor. O yüzden dişil büküm ekini görüyoruz. Bunun yerine şey diyebilirdik. Ez juve derime örneğin. Zamir de kullanabilirdik. Ya seyem ez şive duhum. Anca şive de buhazım ku cinab keki bikar benim. Ez beşim ez ve duhum. Çimaz burada zıtavinim hevalno. Me çıgotu bu. Zıdem uraveyn. Ko kademan hatep karanın de. Vakt deman ha demabe nezik ravaya fermani ravaya hostik o her vakitin bir eser dıtave. Arkadaşlar ne dedik? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı zaman ve kiplerde nesne büküme uğrar. Sanırım ikinci kurun ilk konusu da buydu zaten. Zamanlarda nesne durumuydu. Ne yapıyorduk? İşte gelecek zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Şimdiki zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Peki ne zaman nesne büküme uğrar arkadaşlar? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı tüm zaman ve kiplerde. Bu emir kipi de olabilir. Bu istek kipi de olabilir. Her şey olabilir. Bizim için ipucu şimdiki zaman kökünün kullanılması. Zaten geçmiş zaman kökünde bundan önceki derslerimizde görmüştük. Emliminakin hobilerin es şive duhum. Aslında bu ne? Ben onu yiyorum arkadaşlar. Ben yemeği yiyorum. Orada o nesneyi büküme uğratıyoruz. Şimdiki zamanda nesne büküme uğramış. Ezi haniye ki bıkrım. Ben bir ev alacağım. Herhangi bir ev alacağım. Hani eril olduğu için eril ve belgesiz bükme eki kullanılmış arkadaşlar. Haniye ki bıkrım. Herhangi bir evi alacağım. Zelal pürtükan duhuyne. Bu gelecek zaman cümlesi. Şimdi bir daha şimdiki zaman cümlesine döndük. Zelal pürtükan duhuyne. Zelal kitapları okuyor. Burada pürtükan bükümlü hali. Eğer ben zamir kullansaydım zelal van duhuyne. Onları okuyor diyecektim. Yakın gelecek zaman cümlesi. Ez dikim ve bibinim. Ben onu görmek üzereyim. Burada onu nesne olduğu için nesne büküme uğramış arkadaşlar. Zaten dişil bükümlü zamiri görüyoruz burada. Bir de emir cümlesi var. Xwarine bixwe. Ya burası ve hevoki çiye tu xwarine bixwe. Le me gotu bu çem karim bejin xwarine bixwe. Em musajı fermane bidin. U çi bu me got ev mesela yani ravin fermani de jiber kokada man hatib karanin bir eser tawiyaye. Yemeği ye dediğimde arkadaşlar aslında bu sen yemeği yedir. Hani emri biz karşımızdakine veriyoruz ya. Orada sen özne, yemeği nesne ve ne oluyor? Şimdiki zaman kökünü kullanıldığı her yerde nesne büküme uğruyor arkadaşlar. Bir de geçmiş zaman dersimizde görmüştük. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bunu hiç unutmuyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Örneğin burada ez, zelal, ez hep bunlara göre çekimlendi. Bir tek emir kipinde durum farklı. Onda zaten emir kipini anlattığımız Rabia Fermani dediğimiz derse dönerseniz görürsünüz farkı. Şimdi dördüncüsüne geçelim. Min do pırtuke xwant ançekez cihe min de buxwazinavekî bikarbînim beritane do pırtuke xwant. Und her du hevokandeci halet tawan didibînin çima hevalno kesin kuvaneya dema bori temaşakir be baş dizane dibim çare demin bori de hekeli ker gergü hezbe tirde dıtave. Geçmiş zamanlarda eğer fiil geçişliyse özne büküme uğrar. Bunu geçmiş zaman derslerinde çok öğrendik. Çok üstünde durduk arkadaşlar. Örneğin min pürtükek huant ben bir kitap okudum. Aslında bu ben nedir? Ezdir değil mi? Ama geçişli olduğu için okumak fiili büküme uğrar. Ben kitap okudum. Ve ne demiştik? Asla bükümlü olana göre çekimlenmez. Asla bunlara göre çekimlenmiyor. Hep burada da nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Bakın başka söyleyecek bir şey. Hem bir de arkadaşlar eğer dersi izlemediyseniz diye söylüyorum. Umarım o dersleri izleyip sırasıyla buraya gelmişsinizdir. Ne oluyordu? Geçişli fiil neydi? Nesne alabilen fiildi ve bunlarla ilgili bir sürü ipucu verdik. Dedik ki neyi kimi sorularına cevap veriyorsa geçişlidir. İşte
vücudumuzun bir parçasıyla yapıyorsak, örneğin kendin ya ağızla olur ya gözle olur, geçişlidir. Ondan sonra kırın varsa fiilin içinde geçişlidir. Hep bunların ipucusunda vermiştik zaten. Ve name şant. O mektup yolladı. Burada şandın geçişli bir fiil. Hatta demiştik ya andınla bitiyorsa geçişlidir. O yüzden öznemiz büküme uğradı. Zilane name şant. Arkadaşlar burada zamir vardı. Eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam, örneğin zilan demek istiyorsam, o zaman dişil büküm ekini eklemek zorundayım ona. Büküme uğratmak zorundayım. Böyle durumlarda dediğim gibi hep ipucu olarak kafanıza oluşturun. Yani ez name şant mı diyoruz yoksa min name şant mı diyoruz? Min dediğimize göre orada büküm vardır. O zaman bükümlü hali kurallarına göre uygulamamız gerekiyor. Wî du qedeh çay ve xwarin. Ve xwarin dîsa lêkereke gerguheze û ev hevoka demaboriyê ji ber vê yekê em çi dikin? Em ditewînin halê wî bikarbînin. Hekez bixwazim cêyê wî de dîsa nav bikarbînim, ez ê bêjim wek Ehmedî du qedeh çay ve xwarin. Bala xwe bidin li gorî du qedeh çayê hatiye kişandin lêkera me. Hevaleke gazi tekir. Gazi kirin lekereke gerguheze ji ber ku tê de kirin heye an jî gazî kê kir gazî tekir bersif heye ji ber vê jî divê kirde bitewe divir de tewanga me an ne binavkirî ve tewyaye. Ev hevalekî ku ne diyare û jine ji ekê em fehm dikin. Hevaleke gazetekir bir arkadaş seni çağırdı ama herhangi bir arkadaşlar. Burada belgesizlik var. O yüzden belgesiz olan büküm ekini kullandık ve arkadaş kadın olduğu için kadın olan dişil büküm ekini kullandık. Gazi kırın işte seni çağırdı, sana seslendi. Kırın olduğu için kırın olduğu her fiil geçişlidir demiştik. Arkadaşlar şimdi beşincisine geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Türkçe'de hani bu işte örneğin bana, benden, beni, benim bu hallerin hepsini biz büküm ile sağlıyoruz. Bu gördüğümüz ekler ya da zamirlerle sağlıyoruz. Yani ben dediğim dışındaki bütün durumlar ya da masa dediğim durumdaki bütün durumlar, örneğin masaya, masayı, masada, masadan hepsinde büküm eklerini kullanıyoruz. Bu anlamların hepsini büküm ekleriyle veriyoruz. Tek bir durum hariç arkadaşlar, o da geçmiş zaman. Çünkü örneğin min huant dediğimde ben yedim oluyor. Direkt artık beni, bana, benden gibi bir şey yok. Direkt ben oluyor. Ama bunu da çok ayrıntılı zaten gördük arkadaşlar geçmiş zaman dersinde. 7 ve 8. derslerimiz bunun üstüneydi. Onlara bakabilirsiniz. Bu güzel bir ipucudur. Dediğim gibi ben dediğim tüm durum dışında ya da masa dediğim ya da kalem dediğim yalın halin dışında hani burada Türkçe'de işte yönelme haleki var, bulunma haleki var. Bunların hepsini biz Kürtçe'de büküm ile sağlıyoruz arkadaşlar. Enver'in yap Benjamin. Vak min seri ders vane de şigot me ev tiş nedit hattenha es çum male es çum vedere. Arkadaşlar şimdi biz geçmiş zamanı görünce işte geçişsiz ise ne oluyordu? Zaten nesne yoktu. Özne de yalın kalıyordu. Özne göre çekilmiyordu. Es çum gibi. Ama burada es çum mali bir tane büküm hali görüyoruz. Peki neden burada büküm var? Arkadaşlar bu Kürtçe özgü bir kural. Dehemu demande hokerincih dıtavın. Burada ev dediğim şey hokerincih yani böyle yer zarfı gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde adlandırılıyor ve büküme uğruyor arkadaşlar. Geçişli ya da geçişsiz olması fark etmeksizin hokerincih dediğimiz bu yer zarfı büküme uğruyor arkadaşlar. Ve bütün zamanlarda yani geçmiş zaman, gelecek zaman, geçişli alakasız her durumda büküme uğruyor. Bir de arkadaşlar bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum. Aslında Kürtçe ile ilgili güzel bir özellik. Şimdi bazı fiiller vardır ki bu fiillerde biz pozisyon değiştiriyoruz. Örneğin gitmek, çun, örneğin gelmek, hatin, örneğin ketin, düşmek, frin, uçmak. Böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde arkadaşlar bu yer zarfı hep cümlenin sonuna gidiyor. Aslında Kürtçe'de normalde cümle yapısı nasıl oluyor? İşte özne oluyor, nesne oluyor, yüklem oluyor. Sadece böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde fiil nesneden önce geliyor arkadaşlar. O artık nesne mi diyorsunuz, yer zarfı neyse o hep en sona gidiyor arkadaşlar. Bu da Kürtçe ile ilgili bir özellik. Örneğin es şive dokun dersem orada özne nesne yüklem ama es çummal edersem burada fiil ortaya geliyor. Sebebi de bu yani
hareket bildiriyorsa o diğerini sona itiyor arkadaşlar. Ne dedik? Fiilin geçişli geçişsiz olması fark etmeksizin tüm zamanlarda yer zarfı büküme uğrar. Şimdi bu güzel bir örnek, bu çün gitmek örneği. Ez için mali, ben eve gidiyorum, büküme uğradı. Bakın bu nesne değil artık. Türkçe'de dolaylı tümleç diye geçiyor, Kürtçe'de yer zarfı diye. Eve gidiyorum. Ez biçim mali eve gideceğim. Ez dikin biçim mali eve gitmek üzereyim. Biçe mali eve git. Ez çün mali eve gittim. Hepsinde de o eve anlamını vermek için, örneğin burada geçmiş zaman cümlesi ama fark etmeksizin geçişli olması, o mal kelimesi büküme uğruyor. Evhat İstanbul'u, o İstanbul'a geldi. Yine büküme uğradı. Zaruk bazandı bir saniye. Çocuklar okula koştular. Yine o okula dediğim şey büküme uğradı. Seynik ketin erdi. Tabaklar yere düştüler. Yine bakın yere dediğim şey büküme uğradı arkadaşlar. Beli, em nihacı hatin hindariye ki divande emme bişardaya rast emme hil bişerin nave çiye. Nave mamoste çiye, nave mamoste çiye, anji nave mamoste çiye. Belsiva rast ki jane hevalno, divirde rave ke, mego rave kerdi tave, ango belsif halet tavan diki jaye, nave mamoste. Burada ne isim tamlaması var? Büküme uğruyordu sondaki kelimemiz. Öğretmeninin onun anlamını veren. O yüzden büküm eki olan bir tek bu var arkadaşlar. Buradan da o mamostenin erkek olduğunu anlıyorum zaten. Ya duyem lavık jı cihekiye meçi gotu bu tış da çekti ve dve halet tavan dibe dvırde batman çok arıyor. Şu ne eve? Hevalno i tavanga nere leme gotu bu bajar meneç bervi i jinabe jisem suriye. Arkadaşlar aslında iyi de büküm eki. Şimdi büküme uğraması gerekiyor edattan sonra olduğu için. Ama biz ne dedik? Bütün şeyler dişil kabul ediliyor. O yüzden j amedi dememem gerekiyor. J amedi demem gerekiyor. Bazı yerlerde şöyle bir kullanım var. Mesela j amedi değil de amediye gibi. Böyle konularda duyarsınız ama j'yi gördük mü unutmuyoruz. Büküm eki, dişil büküm eki geliyor şeylere. Kondekar dıçın an dibistan dibistaneke dibistani. Ve meçi gotu bu hevalno ev hokere cih ditaviya ev cibitawe kijan tavan getvirde kondekar dıçın dibistani. Ev ve katandeke ne tavange ev cişve hale haruye. Kala tekir kalkırın lekereke gergüheze ev hevok hevoka demaboriye hevokin demaboride kırde ditawe ez hali tavange bir karbinem ev her duşi harune nabın ango cevap beye bersvame beye. Wan kala tekir. Kajmin re çayeke tiştek dagre. Ha medve vanide ne kotle beri gotu bu. Çayeke kaçahi, an çayeke kaçahi, an çayeke kaçah. Peşihun bu fikrin. Vardıkım unjit zanın. Bersif çiye varno. Bersif çayeke kaçahi. Jiber ku jibirnekin nav derdi tavun. Heval nav ango renkler natavun. Arkadaşlar kaçak çay burada kaçak sıfat görevinde ve unutmayalım isim soylu sözcükler büküme uğrar. Sıfatlar büküme uğramazlar. Mesela işte Pelavin sor derim örneğin kırmızı ayakkabılar. Orada sor büküme uğramıyor sıfat olduğu için. Emvarin yaşaşemin meyvan nahun tıvırda çiye hevokeke deman haye deman hade breser ditawe ezi hali tavan gibi karbinem fravin haruye fravinen evvakatandeke ne tavange fravine tavange bersiv aye. Hevokeki dema beheye ezi bibinim, ezi hevala bibinim, hevaleki bibinim, an heval bibinim ki jan raste. Hevalno me çigot divi bresel bitewe di dema bede. Ne olsa? Şu ev karuye ev katnabe, hevalno hevala ev an ne tavanga divez bitewinim, ev av ve katandeke vakit diya min, ev ne tavange. Neho çibe ezi hevaleki bibinim. Arkadaşlar ben bir arkadaşı göreceğim. Burada belgesiz büküm ekini görüyoruz. Ne dedik? Nesnenin büküme uğraması gerektiğini öğrendik gelecek zamanda. Burada bir gelecek zaman cümlesi nesneyi büküme uğratacağız.
Burada hevala, hevala benim. Bu yanlış. Hevalan derseniz yani sonunda ne varsa doğru. Hevalan arkadaşları göreceğim oluyor. Ama burada hevala diyor. A sadece büküm eki değil ve katandek dediğimiz diğer tamlama eki. Örneğin hevala baş, iyi bir arkadaş. Ama orası artık büküm değil arkadaşlar. Ez ne ditim? Disam emitçi bükün kırdeye bıtavinin. Ditinle kereke gel göze. F hevok hevoka dema borye. Dıvırda cinaf tüne nafeye mi nave tavan dibi karbinin. Arin heye. Arin nave meye yani musa kabul kır. Bakku mercebin le bersev de min vek me kabul kır. U dive ev nave me bıtave. Ango bıbe. Arine. Ne demiştik arkadaşlar? Geçmiş zamanda fiilimiz geçişliyse özne büküme uğrar. Öznemiz burada arin. Ben arini kadın kabul edip cevap verdim. O yüzden dişil büküm ekini kullandım. Arine. Beli hevalen heja em hatin davya vanaya xwe hevi dikim ev vanec bo ve Sudevar bu ve Hindistan femkirin. Hatta vaneye gidin xwe baş binerin vek min got ev vaneye dawiye lê me hin waneyên din jê me çêkin bi hev re me hin miçaran bibînin. Hatta vaneye gidin Lütfen mukatte bin hevarno. Arkadaşlar ikinci kurun sonuna geldik ve dersimizin de sonuna geldik. Başka dersi görüşünceye kadar dikkat edin kendinize. Başka dersin eğer duyurusunu yapacaksak bunu Twitter'dan yapıyoruz zaten. Oradan takip edebilirsiniz ya da buradan da görebilirsiniz eğer takip ediyorsanız. Ama gramer konularımız bitti. Şimdi daha önce bir öneri gelmişti derslerden, yorumlardan birinde şey diyordu işte bütün zamanlarla ilgili bir ders olsa. Yani böyle bir gramer kuralına göre değil de sadece örneğin bir fiilin tüm zamanlarda kullanımı. Belki böyle bir ders yaparız. Eğer sizin de başka önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Mutlaka onları değerlendiririz. Hepsini okuyoruz zaten. Diğer dersi görüşünceye kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Çalışmayı ve Kürtçe öğrenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. But yes, finally we تعرف مخرج يا كذا خكي سوي درجة أسيني بيشن قمة بدر خوش نقول يا بس إيش بيش تشتكي بود عليك yes, thank you for watching. It was the كان بس شو بكم يا دقيقة جارد إز بدر تسابيش ما مس شو بكم I mean it's a good wish لا شنو جارد بدر جارد Mrovenj pardon arkadaşlar okuyamadım. Mrovenj semt ezbedir disam okuyayım. Kendimin harcıbar kumen botte bedere semt Türkçe bu. Tamam bedere acaba bu gönlüm benim şibatma disam. Tamam. O flüt çalmayı biliyor. Şimdi diyeceğiz ki evvela dengemi çal. Ay. Şimdi sabecim hadi. Ezbedir sabecim. Bu Hevdi çoğuzum farklı diyeceğim go taktırım hiç nekim ama. Nave hoş kekem. Hoş ya. Slav. Navemin alane. Ez biz Metekem'in benim bir halam var diyor. Şelam bezledim bebeğim. Endame kemeyi dinjeheye. Ben seninle çok eğleniyorum. Kalıp bu. Tamam eziş şarjın hindariye desbip lanet öyle. Endameki meyedin şeheye. Endameke meyi hazredim bebeğim. Endameke meyadın şeheye. Endameke meyadın şeheye.
Onunla çok mutluyuz. Hani siz biz farklı da söylüyoruz diyebilirsiniz ya da burada böyle söylüyoruz. Eyvallah. Bakın şiir çalış. Ay ezberi sattım ya. Aslında bu ne? Kırın fiili değil mi? Kırın kaçene bu disa. Bastian. Emme verin. Biz geleceğiz. Efendim bu börük. Medeniz büyüktür. Abi hiç büyüktür. Efendim yüksek börük birinci büyüktür ya. Sen önce bir kendiniz bulmaya çalışın. Sonra benimkinden kontrol edersiniz. گلی هوالین هجا برنامه me davim bu emji cejna ve carek edin piroz dikin bixatri ve. Hey axatna kızne bu ya. Kamam siz carek edin bikrin. Gelli hevalin heja luha başbinirin luha mukatebin behavior hevdetini. Eyvallah anaya girdin. Allah Allah. Geli kurdi ezeneja, umheratın ferga kurdi. Arkadaşlar Kürtçe derslerimize hoş geldiniz. Bundan sonra haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hep birlikte en temelden başlayıp en ileriki seviyelere kadar Kürtçe öğreneceğiz. Öncelikle ben kimim? Benim ismim Gülistan. Halihazırda Enstitüya Kurdi İstanbul'da yani İstanbul Kürt Enstitüsü'nde Kürtçe dersleri veriyorum. Şimdi gelin biraz konuştuğumuz dili tanıyalım. Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dil. Hint-Avrupa dil ailesinin İrani diller kolunda yer alıyor. Avrupa dilleri ve Farsça gibi diller Kürtçenin akrabaları arasında sayılıyor. Peki Kürtçenin kurmancı lehçesini öğreneceğiz dedik. Diğer lehçeler neler? Arkadaşlar Kürtçe 7 tane lehçeye sahip. Kurmancı, Kırmançki, Lekki, Lori, Sorani, Kelhuri ve Hevrami Kürtçenin diğer lehçeleri arasında yer alıyor. Bu dersler Kürtçesini geliştirmek isteyen Kürtler ve en baştan Kürtçe öğrenmek isteyen Kürt dostları için hazırlandı. Umarım siz de en güzel şekilde faydalanır, öğrendiğiniz bilgileri kendi yaşamınızda da kullanırsınız. Yeryüzündeki en temel haklardan biri ana dilini konuşma hakkı arkadaşlar. Gelin hep birlikte Kürtçeyi konuşalım. Evlerimizde, eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla Kürtçe konuşalım. Kendinize iyi bakın. Düminin hayır hoş yeri. Dili hevalên hêja û xêratin fêrgeha Kurdî îro em dest bi asteke nû dikin, em dest bi asta duyem dikin. Ev wanê jî waneya yekem a asta duyem e. Em ê di vê waneyê de di dema niha û dema bê de analîza birêserê binêrin û her wiha em ê hînî mijareke nû bibin. Tewanga nebin avkirî. Ji xwe asta yekem de me dema niha û dema bê bi berfirehî me dîtibûn, niha em ê li ser birêserê bisekinin. Yani object, nesneyi bisekinin. Arkadaşlar ikinci kurun ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk kurda ayrıntılı işlediğimiz şimdiki zaman ve gelecek zamanı bir tekrar edeceğiz. Ve biz bu zamanları görünce daha çok fiil çekimine ve özneye bakmıştık. Şimdi bu dersimizde ise nesnenin durumuna bakacağız. Şöyle açıklayabiliriz. Ben elma yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim diyoruz Türkçe'de. Ama bunu Kürtçe yazarsak ya da Kürtçe söylersek ben elmayı yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim demek zorundayız. Bu elmayı kavramını göreceğiz yani. Zaten artık yavaş yavaş mantığının oturması gerekiyor değil mi? Elma dediğimiz yani yalın olan her durum dışında elmayı, elmada, elmadan derken hep bükümlü halini kullanıyoruz. Peki ben herhangi bir elmayı yiyorum ya da ben bazı elmaları yiyorum. Yani o belirsizliği nasıl vereceğiz? O belirsizliği de Tawanga ne binafkiri konusuyla vereceğiz. Tawanga ne binafkiri. Şimdi ilk dersimize geçelim.
Yalnız dersimize geçmeden önce şöyle bir bilgi de verelim. Artık ikinci kur olduğu için Türkçe ağırlıklı olacak. Özet olarak ya da önemli yerleri yine Türkçe açıklayacağız. Nihalji em derbasi dubaraya deman ha bibin. Hevano vek me got şuha me berfrehi me dit deman ha. Leker çava çed bu em peşi serminak ekip için. Ez diçim. Ez diçim. Burada dı yekeye kartafa deman ha. Çe heye koka deman ha. Ujbo eze im heye kartafa kesane. Ef her sittin bahevdu. Edi leker epektiğinin dı deman hade. Anji ez naçım edi dibeneyin yavi. Mesê cureyên lêkeran dîtibûn, xero, pêkhatî û hevedûdanî em ê niha yek bi yek mînakê wan binêrin. Lêkereke xero xwarin, em zav bikartînin, koka wî tenê xwe ye, em çawa dibêjin di dema niha de, ez dixwim. Ez dixwim ançe ez naxwim. Sê cureyên lêkerên pêkhatî hene, yek bi înê dixedin, yek bi andinê dixedin û her wiha lêkerên ku bi pêşgirê çêdibin. Hevano ye iğne dikadın zaf hevsan. Em tene iğne daveçin u kok demine destemede. Vak minak kelin lekerameye gavam iğne baveçin destemede tene kel demine kokavi. Gavaz beçim av dikele edi ezvataya av naha dikele dedim. Anca av nakele neyin yavi. Vak gerin, vak fırın, vak bazin. Efter minake ve cüreyne. Lekerin ku bi andinê dixedin dîsa hêsanê rewa em çi dikin andinê daveçin cihêwî intînin. Êdî koka kelandinê dibe kelîn, ew dikelîne bu hevokekê dema niha. Em hevdû nexin kelîn koka kelandinê, kel koka kelînê. Lêkerin ku bi pêşgirê çêdibin hinek diguherin, hevano me asta yekem de me gelek car me binêwî xêz kir. Me got kurmancı de her tim ya giring lêkera me ya bingehîne. Ji ber vê yekê em qartafên kesane, qartafên demê an jî qartafên neyniye her tim tînin pêş ya an jî paş ya koka lêkera me ya bingehîn. Wek mînak. Vekirin ji kirinê bûye vekirin. Aslında kirin lêkereke dine, êdî ve hatiye pêşyawê bûye vekirin. Ez çi dikim koka kirinê tenê keye ji ber wî jî ez diye yani kartafa deman ha ez dixim vê derê nî ve û keye yani pêşkir û keye. Çawa çêbe tu ve dikî ez ve dikim em ve dikin her tim dikeve navberê. Her wiha kartafa neyînî jî tu ve nakî ez ve nakim dîsa dikeve navberê. Lêkerên hevedûdanî çawa bûn? Yek lêker hebû, yek jî cînav, da çekan pêveke nû hebû. Dihatin ba hevdû, lêkereke nû çêdkirin, me ji van re jî digot lêkerên hevedûdanî. Wek mînak amade kirin, bala xwe bidin dîsa ji kirinê bûye. Ço gava me ev mijar dît, me got kirin an jî bûn ji van gelek lêker çêdibin. Yek jî ev e amade kirin êdî lêkereke nû ye, ez dîsa kirinê dikişînim. Koka kirinê çi ye? Tenekê ye. Gavaz beşim em amade dikin. Anci ez amade dikim, tu amade dediki. Anci ez amade nakim. Hevalno me ev se cureyin lêkeran. Me di asta yekem de cuda cuda, dersin cuda cuda de me dit unji dikarin elvan bi berfrehî binerin û temasîn ve hebe û dikarin çareser bikin. Arkadaşlar şimdiki zamanın kısa bir özetini geçelim. Şimdiki zamanda zaten 3 ders ayırıp çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük birinci kurda. Eğer eksiğiniz varsa önce o dersleri izlemeniz daha faydalı olacaktır. Fiilimiz nasıl çekimleniyordu? Lêker yani fiilimiz. Dı vardı şimdiki zaman eki. Kolka demanha vardı. Kolka demanha'yı da şöyle söylemiştik. Türkçe'de 2 tür kök var. Bir şimdiki zaman kökü, tıpkı burada olduğu gibi. Bir de geçmiş zaman kökü. Geçmiş zaman kökünü tüm geçmiş zamanlarda kullanıyoruz. Şimdiki zaman kökünü şimdiki zamanda, gelecek zamanda ya da birçok tipte kullanıyorduk. Ondan sonra da kişi eklerini getiriyoruz arkadaşlar fiilin sonuna. Burada 3 tür fiil görüyoruz. Bunların her üçünde birinci kurda ayrı ayrı çok geniş bir şekilde işlemiştik. Haru yani sade fiil örnek olarak harinin yemek yemek fiilini verebiliriz. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Bakın, önce zamirimizi kullanıyoruz. Ben için es. Şimdiki zamanda da geniş zaman aynı şekilde oluşuyordu. Dı getiriyorum.
kökü getiriyorum. Xwe ve ez şunanki şekline ez dixum ben yiyorum oldu. Türemiş fiillerde işimiz biraz daha kolaydı. PKT yani türemiş fiillerde. Çünkü bunlarda kök bulmak daha kolaydı. Örneğin kelin yani. Bu ne? İnle biten bir fiil grubuna giriyor değil mi? Ne demiştik? İnle biten bütün fiillerde sondaki ini atarak kökü elde ederiz. Her ne kadar sade fiillerde kökler düzensizse de bunlarda ini atarak direkt kökü elde edebiliriz. Buna örnek olarak frin uçmak verebiliriz ya da yarın gezmek verebiliriz. Gazin koşmak verebiliriz. Kelinden in atınca elinize kel kaldı kökü, kaynamak fiilinin kökü. Avdı kele dediğimde artık su kaynıyor demiş oldum. Eğer bir fiil andın ile biterse andını ine çevirerek yeni fiil kökünü oluşturabiliyoruz. Kelandığında kaynatmakta andını atıyoruz. Yerine in getiriyoruz. Kelin artık kelandın fiilinin, kaynatmak fiilinin kökü oldu. Evdi kelin ne dersem o kaynatıyor olmuş oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi verelim. Ne demiştik? Eğer bir fiil inle bitiyorsa işte kaynamak, kızarmak, gezmek, uçmak, koşmak gibi kendi kendine olma anlamı var biraz. Eğer andınla bitiyorsa biz o fiili geçişli yapıyoruz. Kaynatmak, kızartmak, gezdirmek, hep fiilin sonuna andın ekleyerek bu şekilde dönüştürebiliyorduk. Dediğim gibi bunları çok ayrıntılı görmüştük zaten. Örnek alarak oluşmuş türemiş fiillerde ise durum biraz daha değişiyordu. Çünkü ne demiştik? Kürtçe'de her zaman önemli olan asıl fiildir. O yüzden biz çekimlerken fiilleri asıl fiil kökünün önüne getiriyoruz eklerimizi. Ve kırından oluşmuş, yapmak fiilinden oluşmuş yeni bir fiil, açmak fiili oldu. Ben dedim ki her zaman asıl fiil önemli. Kırın fiilinin kökü, yapmak fiilinin kökü sadece ke. O yüzden ben zaman ekini ya da olumsuzluk ekini ya da kişi ekini hep k'nin önüne ya da arkasına getiriyorum. Benim için her zaman önemli olan asıl fiilim. Burada ve sadece bir örnek. Belli başlı örnekleri de görmüştük. Mesela ve kırın var. Ra vardı, ra kırın gibi. Hıl vardı, hıl kışın gibi. Bunları zaten artık aşina oluyoruz. Birkaç tane var, çok fazla yok. Yine dediğim gibi PKT konulu derste, birinci kurda bunların hepsini ayrıntılı görmüştük. O zaman ben tu ve the ki dersem sen açıyorsun demiş oluyorum. The'yi nereye getiriyorum? Asıl fiilimin önüne getirmiş oluyorum. Evet, dudani birleşik fiil. Bu da nasıl oluşuyordu? Bir fiil, onun yanında ya bir kelime olur ya bir edat olur ya da bir zamir ya da birkaçı birden olmuş oluyor. Ve bunların hepsi bir araya gelip yeni bir fiil oluşturuyor. Burada da kırından oluşmuş bir fiil var. Kırın yapmaktı. Amade kırın hazırlamak oluyor artık. Yine kırını çekin diyorum. Asıl fiil kırın olduğu için. Şuradaki mantık gibi. Em amade dikın dersem biz hazırlıyoruz olmuş oluyor. Hepsinin olumsuzunda ne yapıyoruz? D'yi kaldırıp yerine na'yı getiriyoruz. Ez duhum nahum, av dikele, av nakele, ev dikeline, ev nakeline, tu ve diki, tu ve naki, em amade dikin, em amade nakın gibi. Bu da şimdiki zamanın özetiydi. Naha ceme derbası dema bey bibin. Dema bey de işte koyam dema naha him bibin kareme hesantre jiber ku disa koka dema nahaye. Leker çava pekti edi cihe diye de bu heye. U koka dema naha heye. Disan koka dema naha bıkartini. U kartafa kesane heye. Çoğu me kalsek beri me ev leker ditibun. Koka valçime ditibun. Naham teni minakem wan binerin. Çava çetbet dema bey de gavaz beşim. Eze buxum. Burada d, anjime gotu bu ve, eftef, dema bey de deyim karani. De em diğer atkın cevi deşi. Bu dinin lekerame der kere peşeme. Eze buxum. Anji neynyavi çubu, eze nehum. Av de bükele. Av de nekele. Ewe bükeline, ewe nekeline. Tuye beki, tuye beneki. Hevanı dvırda şehne kıraştı göre, evneka bu hemen şekli çedbin le gaval le kerek bu peşkireki çebe em kartafa buye bıkar naynen. Ya bıraksi gelekes devoka xoda bıkartine em ne bejin evci şaşın le standart de em musa kabul dik. Yani kartafa buye em bıkar naynen.
وەک توی vekî ez ê çêkim ew ê raz e vî şeklî hevacıdan işte sab hemen şekli em ê amade bikin wek min got yani piştî ku em koka deman hahîm bibin êdî yedin hêsanin zav tiştek naguhere em dîsa ji bîr nekin nêniya vê bi nêyê çêbe hemû tiştên ku bi bûyê çêdibin me çi dikir bûyê diavêt cêwî de me nedanî wek tenê ne ji bo dema bê gava fermanê dicim gava ez bêjim vê xwarinê bixwe ez karim dîsa bêjim nexwe nêniya wî yani ez bûyê her tim davêjim cêwî de nedînim. Evet arkadaşlar gelecek zamanı da biraz özet geçelim. Burada eğer şimdiki zamanı iyi anlarsak işimiz çok kolay çünkü aynı kökü kullanıyoruz. Kokademanaha yani şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. Bir iki farklılık var. Tabii ki gelecek zaman olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? G'yı atıyoruz, yerine b getiriyoruz. Şimdiki zaman kökümüzü kullanıyoruz ve bir de kişi ekimizi kullanıyoruz. Bunların az önce köklerini tek tek ele almıştık. Bir de arkadaşlar gelecek zamanda bizim bazı edatlarımız var, zaman edatları. Gelecek zaman için e, d ya da burada yazmıyor ama v bunlardan bazıları hepsini kullanabilirsiniz. E en yaygın olandır. Ezi, bakın burada d'yı attım artık b getirdim. Ezi buhum dersek ben yiyeceğim oldu. Av de bükele. Ne yapıyorum? D'yı atıyorum. Yerine b getiriyorum. Ya da eve bükelinle o kaynatacak. Tuye veki sen açacaksın. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir b eki yok. Bunun sebebi ise yine birinci kurda ayrıntılı gördüğümüz bir nokta. Eğer bir fiil örnek alarak oluşmuşsa b'yı atıyorduk. B'yı atıyorduk. Olumsuzda yine kullanıyoruz. Tuye venekki olumsuz hali. Burada olumsuzluğu belirtmek zorundayız. Ama b'yı kullanmıyoruz. Kullanan bir sürü kesim var aslında ama standart olarak bunu kabul ediyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Bileşik fiil yine aynı şekilde. Kök değişmiyor, hiçbir şey değişmiyor. Eme amade bakın dersem biz hazırlayacağız demiş oluyorum. Peki. Disa me ev mücacı biber frehidit bu. Tavangan nafkri. Em hinek jijyana xemmina kabidin. Ve kavaz beşim teçavi, bavi ez fem dikim ku evve keseke jine. Yani meye zayandavi. Bakılır. Meye. Herkes bu fazım cihe ve de nav bikar binim. Ez bejim mesela vek minak zozan. Herkes bejim teça zozan efnek gem dimine. Çiber ku divez ve vederi bitavinim. Çima dive bitavinim mehev cidiyeti bu. Zirave kandeya duyam her tin ditave. Nexwazi çawa bejim ez zozane bitavinim. Ez bejim teça zozane. Çima ez e'yi bikartinim. Çuveye edi bu keça zozane. Bu hemen şekli herkes bisa jimbe yani mebe bave sultan na bave sultane. Herkes bejim keçavi anji bave vi ez vi fem dikim ku ev kes mere. Zayanda vi ner emusa bejim. Herkes bu xazım cinavkna nav bikarbinem. Yani ez nav bilim, ez ne bejim vi. Ez diyar bikim ku ev kes kiye. Ez çava bejim keça adar na keça adari disa jwiye ide ute heyvan ner ditawine. Bu hemen şekli bave hogr neraste bave hogri dem bitawine. Hevano megotu bu peşi kartafa yani tavangan ner ne mecburiye. Peşi ne mecburi bu. Le edi mecburiye edem baldar bubun u em bikarbin. Ji bo pirjimari dîsa minakên xwe binêrin keça wan an jî bavê wan. Ez fem dikim ji wanê fem dikim ku ew kes pirjimar e. Ez qara du sê kesa dikim ez bêjim keça wan an jî qala bavê dîsa du sê kesan dikim dibêjim bavê wan. Herkes bu xwazim cihê wanê de nav bikarbînim. Wek ez bêjim mêvan. Keça mêvan na neraste dibe ez bitawînim û bêjim keça mêvanan. Bavê zarok neraste dibe ez bêjim bavê zarokan.
ev an ji kurtê dîsa ji wanê an tê. Em divir de jî dibînin ji xwe. Divir de mantıqeke wisa dikarin çekin. Wek gava em rû kesek hemberî me be em nabêjin keça tu. Em dibêjin keça te. An jî em dibêjin keça min. Divê em teqez bitewînin. An jî em dibêjin keça we. Ez ê vê tewangê çawa diyar bikin di navan de? Pêşî bifikirin û ditewînin an na. Heke em bitewînin divê hûn navê jî bitewînin û hûn ê çawa bitewînin bi kartafên tewangê bitewînin. Evet arkadaşlar, yine birinci kurda çok geniş bir şekilde gördüğümüz bir konu var burada. Büküm kavramı. Büküm kavramının üstüne ayrı olarak bir ders yapacağız. Hatta 10. dersimiz, bu kurun son dersi bunun üzerine. Çünkü çok önemli bir konu. Şimdilik ipucu vermesi için bunu söyleyebiliriz. Eğer ipucudan fazlasını istiyorsanız yine bununla ilgili dersi izleyebilirsiniz. Ne demiştik? Tamlamalarda son kelime büküme uğruyordu demiştik. Keça ve ya da ba ve dersen, bakın bükümlü zamirleri kullandım. Onun kızı, onun babası demiş oluyorum. Burada onun dediğim o kişisi bir kadın. Çünkü kadın için olan bükümlü zamirini kullanmışım. Peki ben burada zamir değil de isim vermek istersem, o kişinin ismini belirtmek istersem nasıl söyleyeceğim? Örneğin burada iki örneğimiz var. Zozan, Sıldan, ikisi de kadın ismi. Keça Zozane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Ya da Bave Sultane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Keçavi ya da Bavevi dersem anlıyorum ki o, yani vi dediğim kişi bir erkek. Çünkü erkekler için olan bükümlü zamiri kullanmışım. Peki ben yine bunun yerine isim kullanmak istersem Keça Adari ya da Bave Hogri, yani bu isimleri büküme uğratmak zorundayım. Bir de şöyle bir şey demiştik. Önceden bu eril büküm eki zorunlu değildi. Yani biraz inisiyatife bağlıydı, opsiyoneldi. Ancak artık o kural değişti ve bunları mecburi tutuyoruz. O yüzden bir sürü kişi, yani kullanmayan bir sürü kişi görebilirsiniz çevrenizde. Ama dediğimiz gibi yani artık kullanılıyor. Eğer kastettiğimiz kişiler, yani onların dediğimiz çoğul, yani onlar diyorsak çoğulsa nasıl söyleyeceğiz? Keçawan, onların kızı, Bavewan, onların babası. Benim yine isimlerde bu çoğulluğu vermem gerekiyor ve yine bükmem gerekiyor ikinci konumda olduğu için. Keçam mevanan dersem misafirlerin kızı, Bave Zarokan dersem çocukların babası. Arkadaşlar az önce o elma örneğinde verdiğimiz gibi hani dedik ya elmanın, elmada, elmadan, bunları söylerken hep büküm halini kullanıyoruz dedik. Bakın buraya Zolzan'ın, Adar'ın, misafirlerin diyoruz. O un halini kullanıyoruz. Bu yüzden büküm halini kullanmak zorundayız. Evet. Şimdi nesne durumuna geçeceğiz. Bunları bir tekrar ettik. Çünkü artık göreceğimiz şeyler bu üç konuyla ilgiliydi. Em binerin çi dibêje, di dema niha û dema bê de bire ser ditewe. Hevano di dema niha û dema bê de. Ancî gava ez, tu, ew, em, hûn, ew. Gava ez van bikarbînim, yani ez vaneka xer û bihêlim, divê biresira min, anko nesneya min, objeya min, her tim bitewe. Du heb xer û nayên ba hevdû, du heb tewang nayên ba hevdû. Em dîsa astektin me hin mînakan dabû, em dîsa li ser wan bisektin, êdî me koka wan tevî fêm kir ez bawer dikim. Herkes bêjim ez dixwim, tamam ez dixwim êdî em hîn bûne çawa çekbe. Lê herkes tiştê ku dixwim bixwazim diyar bikim. Sêv wek mîna. Divê ez bêjim ez sêvê dixwim. Divê ez bireserê bitewînim. Min bi çi tewandiye? Bi qartafa tewangiye tewandiye. Ez sêvê dixwim. An jî dema bê de ez ê sêvê bixwim. Divê em êdî vî şeklî bêjin. Em neka xerûne di heb xerû nayên ba hevdû. Divê yek tewan dibe, dema niha û dema bê de jî bireser ditewe. Kelandin. Kelandin. Heke tu dikeline tamam mevdî. Divir de pirsgirêk ne? Lê herkes bêjim av, ew tişta ku dikele av be, divê ez bêjim tu avê dikelînî. Tu av dikelînî kêm dimîne, hinek şaş dimîne. Tu avê dikelînî. An jî tu yê bikelînî dema bêye, tu yê avê bikelînî êdî divir de bireser tewiya ye.
Hevanı bile bala ve bikşine melekera kelin edildi bu ledvurda cihnagre. Kelin. Çberko emnin karın bejin. Ev leker bireser nagre. Ne gergöhese. Emi berfreyi disa veren serbemişari. Disa lekera vekrine. Ev vedike tamam. Mefhamkir. Herkes pace karbinin dvezbejim ev paceyi vedike. Hatta da devokamedi edf buye vek emdibejin ev pace vedike. Es pace vedikim. Bu pace vedike. Vek pace. Emu sadbejin yabranseş vırte. Kok paceye o em be'ye ditavine. Dema bedeşi tuye paceye veki. Disa dvez bitavine bire serahva. Em amade dikin. Tamam, dıvırda tişektuneye. Leheke bireser hebe. Em şiv amade dikin na. Em şive amade dikin. Anji niyyavi em şive amade nakın. Eme amade dikin. Meevdit. Leheke bireser hebe. Eme şive amade dikin. Yani disat tişten me be'ye ditavun. Tişten ner be'ye ditavun. Tişten pırıcımarçı be'ane ditavun. Vak minak eskan burada bejim es sevan duhum. Eğer sevceke zaftır bez bejim es sevan duhum. Yani es du sev duhum ez bejim es sevan duhum. Anca ez sevan duhum. Ve esertim bitavine. Arkadaşlar burada çok önemli bir not var. Deman hav dema bede bresel ditave. Yani diyor ki şimdiki zaman ve gelecek zamanda nesne büküme uğrar. Şöyle söyleyelim. Şu anda bu zamanlarda hep işte es, tu, ev, em, hun, ev yani yalın zamirleri kullanıyorduk. Zamir yalın olduğu zaman nesne bükümlü halde olmalı. Yani iki tane yalını yan yana kullanmıyoruz. Aynı şekilde iki tane bükümlü halde yan yana kullanmıyoruz. Bu söylediğim şimdilik biraz havada kalabilir. Geçmiş zaman konusuna geçince orada daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Örneklerimize bakalım. Ez duhum az önce gördüğümüz gibi ben yiyorum. Bunda bir şey yok. Ama ben yediğim şey elma ise ben elmayı yiyorum demem gerekiyor. Ne dedik? Elmayı anlamını vermek için hep bükümlü halde kullanıyoruz. Ez SV duhum. Burada elmanın cinsiyeti dişil kabul edildiği için şuradaki dişil olan eki kullandık. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde gelecek zamanda yine büküme uğratmam gerekiyor. Eze SV buhum. Ben elmayı yiyeceğim demem gerekiyor. Kelandım fiilinde bakalım tutu kelini tamam burada her şey normal. Ama o kaynayan şey su ise benim demem gerekiyor ki sen suyu kaynatıyorsun. Tu ave dikelini. Tu ave dikelini. Bakın biri sade biri bükümlü. Ya da tuye bikelini sen kaynatacaksın. Tuye ave bikelini sen suyu kaynatacaksın. Arkadaşlar ilk o fiil grubunda kelin kaynamak fiili de vardı. Ama mantığını siz de kurabilirsiniz. Kaynamak geçişli değil. Yani nesne almıyor. O yüzden ben nesneyi büküme uğratamıyorum o tür fiillerde. Şu anda elimde bir nesne yok. Kelin fiili için, kaynamak fiili için söylüyorum. Hani neyi kaynamak, işte kimi kaynamak, bu soruların cevabı olmadığı için onu geçişsiz kabul ediyoruz ve nesne almıyor fiil. Ama kelandın kaynatmak, neyi kaynatmak, suyu kaynatmak, çorbayı kaynatmak bunların cevabı var yani bu geçişli bir fiil. Vekirin açmak fiili evvedike. Yine bunda bir problem yok. O açıyor. Ama nesne kullanacaksan ev paceye vedike. O pencereyi açıyor. Tuye veki sen açacaksın. Tuye paceye veki sen pencereyi açacaksın. Em amadedekin biz hazırlıyoruz. Eğer orada yine nesneyi belirteceksem em şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlıyoruz. Ya da emi amadedekin gelecek zaman cümlesi biz hazırlayacağız ama emi şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlayacağız demiş oluyorum. Arkadaşlar şimdi el seve duhum dersek az önce söylediğim şey ben elmayı yiyorum. Burayı anladık artık. Ancak burada elmayı dediğim şey belirli değil mi? Hangi elmayı yediğim belli. Çünkü çok spesifik konuşuyorum. Ben elmayı yiyorum diyorum. Ne bnafkri, tavanga ne bnafkri değilse artık o herhangi bir elmayı ya da bazı elmaları o belgesizlik halini vereceğim. Yani bu slaytımıza o belgesizliği vermeyi öğreneceğiz. Zaten yine ilk kurda artık çok üstünden geçmiştik bu bnafkri ne bnafkri.
belirtili, belgesiz, belirtili, belgesiz. Bunları öğrenmiştik. Sanırım çağrışım da yapıyordur. Şimdi tek tek bakalım. Es seve duhum. Ben elmayı yiyorum. Bunun İngilizce karşılığı da I eat the apple. Yani the dediğim şey burada çok artık spesifik, kastettiğim elma çok spesifik. Ama ben bunu belgesiz yapmak istersem, yani herhangi bir elmayı anlamını vermek istersem, nasıl söyleyeceğim? Es seveke duhum. Es seveke duhum. Ben herhangi bir elmayı yiyorum. Yani tabii ki bunun çevresi yine ben elma yiyorum. Ama böyle herhangi bir elma, hani hangi elma olduğu belli değil. Bunun İngilizce karşılığı da I eat an apple dediğimizde orada yani herhangi bir, hangi elma olduğu belli değil. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı, tatlı mı, ekşi mi hiçbir şey belli değil. Bir belgesizlik var. Buradan neyi çıkarıyoruz? Bakın sev, elma kelimesi gördüğümüz gibi mor. Bunları da görmüştük değil mi? Bir şey mor olunca hemen dişil olduğu aklınıza gelecekti kelimenin. O zaman ne diyebiliriz? Dişil olan kelimeler için ya da şu e'leri benzetebilirsiniz. Şuradaki e'leri. Belgesizlik anlamını eke ile sağlıyorum. Eke ile sağlıyorum. Eğer nesnem erilse bunu nasıl yapacağım? Ezi hani bıkırım dersek ben evi alacağım. I will buy the house. Ben evi alacağım. O ev çok belli. Ancak ezi haniye ki bıkırım dersem o evin hangi ev olduğu belli değil. Ben bir ev alacağım ama hangi ev, nerede, büyük mü, küçük mü hiçbir şey belli değil. Bu belgesizliği şuradaki ekiyle sağlıyoruz. Bunun İngilizce karşılığına I will buy a house diyebiliriz. Şuradaki o anlamını, o belgesizlik anlamını veriyor. Tabii ki yine çağrışım yaptığı üzere ekler yekten geliyor ve bir anlamını veriyor. Yani tekillik anlamını veriyor. Peki nesnemiz çoğulsa nasıl yapacağız? Eğer belirtiliyse az önce gördük. Es sevaran benim, ben arkadaşları görüyorum. Burada hem çoğul yaptık hem de nesneyi büküme uğrattık. I see friends diyorum. Ancak ben bazı arkadaşları görüyorum demem için yine bükümlü hali ve belgesizlik halini kullanmam gerekiyor. Es hevalnan benim. Es hevalnan benim. Artık buradaki bu ınan, I see some friends, buradaki some anlamını veriyor. Yani bazı arkadaşları görüyorum. O bazı anlamını veriyor. Özetleyecek olursak arkadaşlar, eki, dişil ve tekil olanlar için kullanılıyor. Eki yine eril ve tekil olanlar için kullanılıyor. Inan ise çoğul olan durumlar için kullanılıyor. Şimdi bir de yine artık bizim klişemiz oldu. Bunların nereden geldiğine bakalım. Çok basit arkadaşlar. Ek, ın hep gördüğümüz şeyler. Biri ek, yekten geliyor, tekillik veriyor. In, hından geliyor, çoğulluk veriyor. Bizim o ilk gördüğümüz V'den E geliyordu, V'den I geliyordu, Van'dan An geliyordu. Davanga bınafkiri yani belirtili bükmekleri. Bunlar yan yana gelerek belgesiz bükmeklerini veriyor. Ek ve eke, dişil ve tekil için. Ek ve i, eki, eril ve tekil için. In ve an, ınan, bu da çoğulluk için arkadaşlar. Nihal jem derbasi hingariya xwe bibin wek hergav. Virde pir sene hûn jî heta ji destê we were texmîn bikin bersivê û em bi hev dûre çêkin. Rengên şîn qastan nêrîtiye dike. Rengên mor jî qastan mêtiye dike. Kan bi hev dûre binêrin. Ez kes nabînim. Hevanu binêrin di vir de qartafên tewangê gava tune be ez kes nabînim. Wate hinek em dimîne wisa qels dimîne. Divêz biresera xwe bitewîne. Di vir de bireser şîne ango ev kes mêre. Ez qala mêrekî dikim. Nexwazê çawa bêjim bi tewangên ne binavkirê me dakirin. Tewanga ne binavkiriyan nêr çi bû? Ez kesekî nabînim. Arkadaşlar dedik ki ez kes nabînim, ben kimse görmüyorum ama ben kimseyi görmüyorum diyeceğim ve böyle kastettiğim kişi de herhangi biri, yani herhangi kimseyi görmüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bu arada maviyle belirttiklerim, örneğin bu kes hem dişi olabilir hem eril olabilir. Maviyle belirttiklerim eril. O yüzden de eril olan eki getiriyorum. Em derbasiya duyan bibin ev
legund ye. Em dvirde em bitawînin. Em çima bitawînin hevano kabin erin me gotu bu her tim pişta çek ditawe. Pişta çek ditawe. Heke kemasyen ve hebin تقز لأفسای کم بنیرش خو وانها قاجن ندریشن و افتشتن گرینگن تاکه اون بخوازن زمانی خو بپیش بخن او لگوند یه هکه و درجه نبینن هکه از بیشم او لگوند انسان مهزاف تیب کارن لهوانو ایدی گوری رزمان افکیمه دبیم تشتکی نولی زده بکن tam binirim bersifçiye او لگوندکیه او لگوندکیه Ez çi didim wataya ve li gundekî ama ev gund kîjan gunde em nizane. Arkadaşlar burada yine ne demiştik? Edattan sonra mutlaka büküme uğruyordu. Ben büküme uğratacağım. Burada eril bir kelime görüyoruz. Mavi renkte belirtilmiş. Ev li gund, eğer ben li gundeki dersem o herhangi bir köyde. Daha doğrusu o bir köyde ama o köy herhangi bir köy. Karşıdaki bunu anlar yani o köyün belirsiz olduğunu. Em derbas yasayan bibin li malekemizin li ser paldank rudnim. Li malekemizin li ser paldank rudnim. Emi çi bikin paldank bitawînin. Ve emi dawanga nebin afkirî bitawînin. Şoj rengê wî jî diyar e zayenda wê emi çi bêjin li ser paldankekê rudnim. Min ev mînak ji ber vê da hevano maleke mezin virde ve qetandeke em vana ji bîr nakin virde pişta çek tawyaye ji ber wî jî qartafat tawan geldiye eke û eke li hevdû nexin. Evet arkadaşlar, burada bu örneği vermemin sebebi iki tür ek görüyoruz burada. Birincisi şurada vekatandek dediğimiz o tamlamalarda ilk kelimenin aldığı, hatta burada da vekatandek ne binafkiri, malekemazın yani herhangi büyük bir evde. Ama bakın bu tamlamada ilk kelime ne dedik? Büküm hali her zaman ikinci kelimede olur. Ve edatlardan sonra da kelimelerimiz, isimlerimiz büküme uğruyor. O yüzden ser haldan keke dediğimde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Büyük bir evde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Büküm ya tamlamalarda ikinci pozisyonda ya da edattan sonra geliyor ve geldiği başka durumlar var. Bunu da büküm konu derse çok ayrıntılı göreceğiz. Brahim'in dejmire kras bikre. Ev diyare kubrese çi bikre kras bikre. Bersifeye. Le tiştek kemedi fırde deven bresere bitavinin. Şibarku dema beye, dema beye de breser bitavı. Brahim'in dejmin re zayende krasi diyare nexwaz şawa bêjim krasekî bikre. Ronahî dike tiştek bixwîne dîsa divê bitawe pozisyona breserê de dîsa ev jî dema beyan nêzik e ronahî dike zayenda pirtûkê diyare pirtûkekê bixwîne me breserê tamam dîsa. Zilamekî xemgîn ji welat vedigere. Şo em hîn bûn pişta çekşî ditawe, em ê divir ditawanga nebin afkirî bikarbînin. Şo welat ew nêrî bersivê jî dizanin wek van beyanî. Ez ê bêjim çi zilamekî xemgîn ji welatekî vedigere. Min ev mînak çi ji bo vê da hevano zilamekî welatekî. Em du hep ekî dibînin lê li hevdû nexin. Zilamekî xemgîn divir de veqetandeke ji welateki dıvırda tavange. Arkadaşlar burada iki tane eki görüyoruz. Yine bir tanesi o zilameki hemdin üzgün bir adam ama burada ilk pozisyonda olduğu için vakatandek almış. Burada ise edattan sonra geldiği için büküm eki almış. Ji welateki vetkere. Bir ülkeden dönüyor. Üzgün bir adam bir ülkeden dönüyor, herhangi bir ülkeden. Burada yine belgesizlik var. Eğer bunlarla ilgili eksiğiniz varsa bu anlaşılır bir şey. Çünkü birçok kişinin zorlandığı bir konu bu. O yüzden kötü de hissetmeyin. Üstüne gidebilirsiniz, çok ayrıntılı işleyebilirsiniz. Ya da böyle kendi kendinize kodlayabilirsiniz. Benim hep söylediğim gibi işte ilk pozisyondaysa vakatandek alır. İkinci pozisyondaysa da sondaysa tavan büküm haline alır. Ya da işte edattan sonraysa büküme uğrar.
Bu şekilde söyleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz bunları. Hevalin heca em hatin daviya vaneya xwe hêvî dikin waneyeke bi kêrhatî bû sûdewar bû heta waneyeke din xwe baş binêrin bi hêviya hevdîtine. Gelî hevalên hêja û xêratên fêrga Kurdî ev waneya duyem a asta duyeme vê waneyê de em ê hin gihanekên bingehîn bibînin. Gihanek çi bû pêşiyan bersiva vê pirsê bidin. Gihanek hevalino hevokan an jî peyvan bi hevdûre girê dide. Yani em tiştên kin em bi saya gihanekan êdî dirêj dikin, hevokên dirêj kompleks saz dikin. Di vê waneyê de em ê gihanekên demkî binêrin. Yani ji aliyê demê ve em ê bi hevdûre girê bidin. Arkadaşlar ikinci kurun ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bazı temel bağlaçları öğreneceğiz yine. Bu bağlaçların görevi zamansal olarak bir mantık kurarak cümleleri birleştirmek. Birazcık özet verecek olursak arkadaşlar, örneğin piştiku, piş zaten bunu bağlaçlarda da edatlarda da görmüştük. Piş tek başına hem sırt demekti hem de sonra anlamını veriyordu. Sonra, arka anlamını veriyordu. Eğer ben piştiku dersem artık konum olarak değil, zaman olarak sonra anlamını veriyorum. Bu İngilizce'deki after'a karşılık geliyor. Aynı şekilde beri önce anlamını veriyor. Önce anlamını veriyor. Ben beriku dersem artık zamansal olarak önce anlamını vermiş oluyorum. Bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Demaku ise arkadaşlar, dem zaten zaman demekti. Aynı anda olan eylemleri birleştirmek için kullanıyoruz. Yani aynı anda oluyor. Biri önce, biri sonra değil. Bu da İngilizce'deki when'e karşılık geliyor. Hani biz Türkçe'de diyoruz ya, sen geldiğinde ben gidiyorum. O dığımda, diğinde biraz bu anlamı veriyor. Niham derbasi waneya xwe bibin. Pêşî piştîku tê em li hevoka xwe binêrin. Ez ê biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Binêrin. Ya yekem çi ye? Çûna malê. Ya duyem çi ye? Xwarina şîvê. Ez ê niha waneka bi hevdûre girê bidim. Pêşî çûna malê çêdibe ne wisa? Ez ê bêjim piştî ku ez biçim, piştre çi çêdibe? Xwarina şîvê çêdibe. Ez ê şîvê bixwim. Pêşî diçim, piştre dixwim. Piştî ku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Ew kê binêrin bala xwe ji aliyê rêzmanê ve bidin, divir de ê tuneye, divir de ê tuneye ji ber ku ev ne demeydi. Ev ne deme. Piştî ku ez biçim malê. Dur de ez dîsa referansek diyar dikim. Kîjan deme, ez ê şîvê bixwim. Ev deme. Ji ber vê jî ez divir de dema bê bikartînim. Arkadaşlar piştiku dedik ki zamansal olarak sonra anlamını veriyor. İlk cümlenize bakalım. Ez ê biçim malê. Ben eve gideceğim. Ez ê şîvê bixwim. Ben akşam yemeğini yiyeceğim. Önce hangisi oluyor? 1 numaralı eylem eve gitme durumu oluyor. Daha sonra da 2 numaralı eylem olan yemek yeme durumu oluyor. Yani birden sonra 2 geliyor. Ben piştikuyu sonra anlamını ne zaman kullanacağım? Birden sonra kullanacağım. Bu yüzden ben bu cümleyi nasıl söylüyorum? Eve gittikten sonra yemek yiyeceğim. Peki bunun Kürtçe karşılığı ne? Piştiku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Gramer olarak da inceleyelim. Arkadaşlar eve gittikten sonra burada bir zaman kavramı yok artık. O yüzden bakın eze, piştiku eze biçim demiyoruz. Buradaki gelecek zaman anlamını veren e'yi kullanmıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz bunu? Yemek yiyeceğim dediğimiz zaman o gelecek zaman ifadesini veriyoruz. Yani bu tam bir gelecek zaman cümlesi. Bu ise yine daha önce de çok defa gördüğümüz bu ile yapılan bir tip arkadaşlar. Ayrıntılı örneklere bakalım. Hevalu em binêrin, limîna kan binêrin. Piştîku ez bixebitim, ez ê bêhna xwe vedim. Pêşî ez dixebitim ne wisa? Pêşî dixebitim, tiştre bêhna xwe vedim. Ev ya yekem e, ev ya duyem e. Piştî ya yekem, ez ya duyem çêdikim. Piştîku ez bixebitim, ez ê bêhna xwe vedim. Dîsa binêrin, divir de dem tuneye, divir de dema bê heye. Piştîku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Ev ya yekem e, çêkirina Sparteka, ev ya duyeme raketim.
Pişti ya yekem ya duyemde. Ez çabecim. Pişti ku ez Spartaka xo çekim ez ê rakevim. Dîsa burada êtuneye ev hevoka demabeye ev lêkereke her du jî lêkerên pêk hatîne bi pêşkiran çêdibin van de bi bike vano. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe ez ê bigerim. Ev ya yekem e, ev ya duyem e. Piştî vê ez ê ya duyem çêkim. Ango piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe ez ê bigerim. Piştî ku ez te bigerim ji malê derkeve. Ya yekem gerîne ya duyem derketine. Piştî ku ez li te bigerim. Piştî ya yekem ya duyem hat. Dîsa ev bi bûyê çêbûye, ev lêkereke bi pêşgirê çêbûye pêk hatiye û bi tvirde ketiye. Derketin. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Ya yekem çi ye? Paqijkirin e. Birayê min pêşî paqij bike. Ya duyem çi ye? Qehwekî çêke. Ez çi dibêjim? Piştî ya yekem ya duyem tê. Piştî ku birayê min paqijî bike, ev ê ji min re qehweyekî çêke. Arkadaşlar gördüğünüz tüm cümleler piştî ku yani bu yapıldıktan sonra bu olacak gibi bir cümleler. Hepsinde dediğimiz gibi piştî ku ile kullandığım yani bu bağlaçla kullandığım cümlelerde bir zaman kavramı yok. O gelecek zaman kurmadım bunlarla ilgili. Hepsinde ikinci cümlede var. Hepsinde birinci eylemden sonra ikinci eylem gelecek. O yüzden birinci eylemden sonra ben o sonra ifadesini kullanıyorum. Örnek verecek olursak, piştî ku ez bixebitim, ben çalıştıktan sonra ez ê bêhna xwe vedim, dinleneceğim, ben dinleneceğim. Piştî ku ez Spartaka xwe çekim, ödevimi yaptıktan sonra ez ê rakevim, uyuyacağım. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, koronavirüsü bittikten sonra ez ê bigerim, ben gezeceğim. Piştî ku ez te bigerim, seni aradıktan sonra ji malê derkeve, evden çık. Bakın bu da bir emir cümlesi. Gördüğünüz gibi gelecek zaman olmak zorunda değil. Ama bildiğimiz bir kalıp olması lazım. Burada örneğin emir cümlesi var. Bunları da görmüştük. Nasıldı mesela? Emir cümlesi de b ile oluşan bir yapıydı. O yüzden örnek alarak oluşmuş. Fiillerde o b düşüyordu. Derkeve. Burada artık b'yi görmüyoruz. Piştî ku birayê paqijî bike, abim temizlik yaptıktan sonra ev ê ji min re qehweyekî çêke. O bana bir kahve yapacak. Yine burada gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Yine gelecek zaman da bu ile oluşan bir yapı, fiilimiz. O yüzden örnek aldığı için çekırın, kırından çekırın olduğu için buradaki bu düşmüş artık. Bunu ayrıntılı görmüştük kırın ve çekırın değil mi? Her ikisi de yapmak demek oluyordu. Ama kırın İngilizce'deki do'ya benziyor. Çekırın ise İngilizce'deki make'e benziyor. Türkçe'de ikisini de yapmak diyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Çekırında bir şeyi sıfırdan yapıyoruz, üretiyoruz gibi. Yani olmayan bir şey yapıyoruz gibi. Örneğin kahve. Kahve önce ortada yok, bir emekle biz onu yapıyoruz. Kırın ise normal böyle spor yapmak gibi olan yapmak eylemi. Aralarında böyle bir fark var. Yani her ne kadar Türkçe çevirdiğimizde ikisi de yapmak olsa da iki fiilin mantığı birbirinden farklı. Tıpkı İngilizce'deki gibi. Nahalcam varım berikuye. Emdisal hemen hevokebilirim. Ez biçim mali, ez şive buhum. Pêşiya yekem çi ye? Ez ê biçim malê, çûna malê ya duyem çi ye? Pişta çi dikim? Şîv dixwim. Ez ê şîvê bixwim. Heke piştî ku bûya, mê bigota piştî ku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Me vê derê fehm kir. Niha ez çi bêjim? Ez ê bi berî ku yê bêjim. Berî ku ez şîvê bixwim, ez ê biçim malê. Berî ku ez şîvê bixwim, ez ê biçim malê. Ez ê kengê biçim malê, berî ku şîvê bixwim, ez ê biçim malê. Evet arkadaşlar, şimdi de bu Türkçe karşılığı önce anlamına gelen berî ku'yu görüyoruz. Dedik ki bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Aynı cümleden devam edelim. Ben eve gideceğim, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Şimdi önce dedik ki ben eve gittikten sonra akşam yemeğini yiyeceğim. Burada da diyeceğiz ki ben akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Tamamen ters mantık birbirine. Önceden ne oluyordu? Birden sonra kullanıyorduk yani sonra anlamını vermek için. Şimdi ise ikiden önce olmasını bastıracağız. İkinci olaydan önce olmasını bastıracağız. Bunu neyle sağlayacağız? Beriku ile sağlayacağız.
Beriku ez şive buhum. Akşam yemeğini yemeden önce. Eze biçim mali. Ben eve gideceğim. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Burada zamansal bir kavramdan çok bitki var. Burada ise gelecek zaman var. Akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Ne yaptık? 2 tane farklı cümleyi zamansal mantığına göre birbiriyle birleştirdik. Daha uzun, kompleks bir cümle kurduk. Nihalci emli minakem berikuye binerin. Beriku deyam biçe suke evi biçe mala ciranan. Kabnerin. Peşi çıdık evde. Peşi çıdıke. Deven ve binin. Peşi diçe mala ciranan. Peşi diçe suke. Kabnerin. Beri biçe suke diçe mala ciranan. Emi çava grebidin. Beriku deyamın biçe suke evi biçe mala ciranan. Disa ciheku bu kahane geçettin demek diyar nakın. Ya hevoka diyem demek diyardike. Beriku ez razım divi ez vi kari bikadinim. Beriku ez razım bey razına xwe divi ez vi kari bikadinim. Beriku tu weri li min bigere. Tu hê nehatiyî lê beriku tu werî li min bigere. Hê hatina te çêne bûye hê nehatiyî lê li min bigere piştre ji tê werî. Ez bawer dikim me êdî ev der me fehm kir. Berî ku zivistan were em ê hin amadehiyan bikin. Pêşî em amadehî dikin piştre zivistan têne wisa. Berî ku ew zivistan were em ê hin amadehiyan bikin. Dîsa divir de tiştekî demkî tune divir de heye dema bê heye. Hevoka din berî ku ez te bixim bicehme ji vir. Berî ku ez te bixim hêmil te nexistiye. Berî ku ez te bixim bicehme yani here ji vir. Evet arkadaşlar, şimdi de o önce anlamına gelen örneklere devam ediyoruz. İlkinde olduğu gibi, piştikuda olduğu gibi burada da bağlaçla kullandığımız kısım bir zamansal ifade belirtmediği için burada o e'yi kullanmayacağız. Daha doğrusu gelecek zaman ifadesi belirtmiyor. O yüzden gelecek zaman cümlesi kurmayacağız bunlarla birlikte. İkinci cümleyle kuracağız. Örneklere bakalım. Beriku diyamın biçe suke. Annem çarşıya gitmeden önce evi biçe mala ciranan. O komşuların evine gidecek. Önce komşulara gidiyor, sonra çarşıya gidiyor. Çarşıya gitmeden önce komşuların evine gidecek. Tam olarak bunu söyledim. 2'den önce olan olayı söyledim. Ve ikinci olaydan yani çarşıya gitmesinden öncesini vurguladım Beriku ile. Beriku ez razım divez vikari bikadinim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Razan örnek alarak oluşmuş bir türemiş fiil. O yüzden b'yi burada görmüyoruz. Burada ise normal dive ile oluşan bir cümle var. Tıpkı az önce emir kipi olan cümle gibi. Beriku tu veril min bigere. Gelmeden önce beni ara. Şimdi bir gelmesi var, bir beni araması var. Benim istediğim ne? Öncesinden beni araması. Yani burada 1 dediğim olay araması. 2 dediğim olay gelmesi. 2'den önce diyeceğim yani. Gelmeden önce. Bunu vurguluyorum. Beriku tu veri. Gelmeden önce limin bigere beni ara. Beriku zivistan vere emihin amadehiyan bakın. Kış gelmeden önce bazı hazırlıklar yapacağız. Kış gelmeden önce. Önce hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra kış geliyor. Birinci olay hazırlık, ikinci olay kışın gelmesi. Kış gelmeden önce yani ikinci olay gelmeden önce bir olacak. Emihin amadehiyan bakın. Beriku ezde bıxım bücehmecvir. Seni dövmeden önce bücehmecvir biraz idiom böyle yani defol buradan anlamına geliyor. Seni dövmeden önce defol buradan. Bunu söylüyorum. Yine seni dövmem örneğin bu cümlede sonra olacak bir şey. İkinci olay. O yüzden o ikinci olaydan önce defolması. O yüzden ne diyorum? 2'den önce yani seni dövmeden önce diyorum burada. Emwerin demakuye. Med astaya kem de evmişar diyeti bu men naha cardin lebnerin. Ligori mantığa demeye mübnerin. Es de dibinim. Es kev hoş dibim. Hevanu divan her du hevokandeci emin havaneka grebidin. Lede her du hevokandeci ez naxwazim bine kîjan pêşî çêbûye kîjan piştre çêbûyê xêz bikim.
Ez dixwazim çi bêjim her du di heman demê de çêdibin. Dîtina min û kêfxweşiya min. Bi hev re çêdibin. Ji ber wî ez wek kîjan pêşî, kîjan pişte wek vê nanêrim yani. Ez wek heman demê de çêdibin lê dinêrim û çawa dibêjim dema ku ez te dibînim, ez kêfxweş dibim. Arkadaşlar bu demaku zaman anlamı aynı zamanda oluşma anlamı veriyordu ve birinci kurda bunu görmüştük. Biraz değinmiştik buna. Cümlelerimize bakalım. Ez te dibînim, ben seni görüyorum. Ez kêfxweş dibim, ben mutlu oluyorum. Arkadaşlar bakın ben seni görüyorum. Ne oluyor burada? Nesne büküme uğruyor. Ne demiştik? Şimdiki zaman cümlesinde ya da geniş zaman cümlesinde ya da gelecek zaman cümlesinde nesne büküme uğrar demiştik. Bükümlü halde kullanılır. Burada da örneğini görüyoruz zaten. Şimdi zamansal olarak bakalım bu iki kavrama. Seni gördüğümde mutlu oluyorum. Tam olarak demek istediğim şey bu. Bunu nasıl birbirine bağlayıp tek cümle yapıyorum? Demaku ile yapıyorum. Demaku ez te dibînim, seni gördüğümde ez kêfxweş dibim, mutlu oluyorum. Bunu gava ile de söyleyebiliriz. Bu da çok yaygın. Gava ez te dibînim, ez kêfxweş dibim. Bu diğerlerine nazaran biraz daha Türkçe mantığa yakın yani. Nasıl şöyle ki burada belirtmek istediğim, altını çizmek istediğim şey hangisinin önce ya da sonrası olması değil. Altını çizmek istediğim şey o seni görünce mutlu olmam, aynı anda olmaları, mutluluğumun o seninle gelmesi. O yüzden burada hangisi önce hangisi sonrası diye bakmıyorum. Direkt seni gördüğümde mutlu oluyorum diyorum. Nihalci em minaken dema kuye binirin. Dema biharte kulilk vedibin. Divir de ya giring bomin kîjan pêşî, kîjan paçî ne ebe. Ew ve buna kulîkan bi biharê çêdibe eve. Ji ber vê jî ez bi dema kuye vekirê didim û hevalno me gotibû ji bo dema kuyê bi taybetî ev ku hinek opsiyonel e me dasteykem de gotibû û niha jî dibînin xwe. Ku tune ye. Hûn dikarin bêjin dema ku jî, hûn dikarin bêjin gava jî, hûn dikarin bêjin dema jî. Dema bihartê kulîlk vedibin. Mîna kadin dema ku em werin cem hev em hev du hem bez bikin. Dîsa ya giring kîjan pêşî, kîjan piştre ne eve, ya giring çi ye? Ew du bûye jî wek hevin. Ez bi nevê xêz dikim. Ji ber wê ez bi dema kuyê vekirê didim her du hevokan. Dema ku ez din çiyan dinêrim, ez aciz dibim. Dîsa ya giring kîjan pêşî, kîjan piştre ne eve, ya giring aciziya min û nêrîna minan nûçeyan bi heman demê çêdibe. Eve. Ji ber wê ez dîsa dema kuyê bikartînim. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim, ez pir kêfxweş dibim. Dîsa ya giring pêşî piştre ne eve, ya giring çiye kêfxweşiya min û işte bîstina dengê diya min e. Ev bi heman şeklî, heman demê de çêdibin eve. Dema ku gundê min tê bîra min, girî dikeve qirka min. Dîsa ez naxwazim bêjim pêşî işte girî ket qirka min an jî pêşî gundê min hat bîra min. Ez vanika naxwazim bêjim. Ez dixwazim bêjim yani heman demê de çêdibin ev tişt. Ne giringe kîjan pêşî kîjan piştre. Bu yer ji bo min giringin. Ji ber ez dîsa bi dema kuyê vekirê didim. Arkadaşlar şimdi dema ku ile ilgili olan cümlelere bakalım. Dema biharte kulîlk vedibin. Bahar geldiğinde çiçekler açar. Böyle söyleyebiliriz. Bunu dediğim gibi Türkçe mantığa motomot çevirebiliriz. Yani o dığında anlamını verdiği zaman kullanabiliriz dema kuyu. Burada ku'nun olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu birinci kurda söylemiştik. Ku birçok yerde opsiyonel aslında. Dema ku'da da hem dema diyebilirsiniz, hem dema ku diyebilirsiniz, hem gava diyebilirsiniz. Hep aynı anlamı verecek. Dema ku em werin cem hev, em hevdu hem bez bikin. Yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Bunu söylüyorum. Biz yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Burada öncesi hangi olay, sonrası hangi olay önemli değil. Önemli olan o yani hemen hemen aynı anda oluyorlar. Önemli olan bu. O yüzden önce ya da sonra diye altını çizmeme hiçbir şeyin gerek yok. Dema ku ez nûçeyan dinerim, ez aciz dibim. Haberlere baktığımda aciz dibim nasıl çevirebilir? Sinirleniyorum gibi. Hem sıkılmak anlamı var hem sinirlenme anlamı var. Yine mantık olarak bakarsanız diyebilirsiniz ki ben önce haberlere bakıyorum sonra işte sinirleniyorum. Ama benim altını çizmek istediğim şey bu değil. Önemli değil
burada vermek istediğim şey haberlere bakınca sinirli olmam. O yüzden demako ile bağlıyorum. Bunu böyle de çevirebilirsiniz. Demakozun trendlerim yani haberlere baktığımda ya da haberlere baktığım zaman. Bu da direkt motomot çevresi oluyor zaten. Demakozdan gidiyor o da bizim eski kefhoştubum. Annemin sesini duyduğum zaman ya da annemin sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Demako gündemin deviramın köyüm aklıma geldiğinde Gridike ve Kırkamın. Boğazım düğümleniyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Gridike ve Kırkamın bu bir idiom deyim yani. Boğazım düğümleniyor. Buna benziyor anlam olarak. Yine benim için önemli olan işte önce köy mü aklıma geliyor, sonra mı boğazım düğümleniyor? Bu değil kesinlikle. Aynı anda olması. O yüzden bunları demakku ile birbirine bağlıyorum. Em nihacı hindariye xwe binêrin, hevalno dibe hindariyede em bi du şeklan em ê hevokên xwe saz bikin. Bi berî ku ye û bi piştî ku ye. Em binêrin û jî pêçî bi xwe bifikirin. Ez ê sparteka xwe çêkim, îpûcekê pişt re, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Em ê bi her du şeklan jî çêkin. Nihan bir yer bidin, ya yekem eve ne olsa Spartaka çekirina Spartakan, ya duyem çiye temaşekirina filmi. Nexwaz karim bêjim piştî yekem duyemtê, an jî berî duyem yekemtê. Em ê bi her du şeklan jî çêkin, em binêrin. Piştî ku ez Spartaka xwe çêkim, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Bereva jî vê hevokê çi hevalino nexwe wek mantık berê ku ez fîlmekî temaşe bikim, ez ê Spartaka xwe çêkim. Ne wisa? Berê ku ez fîlmekî temaşe bikim, ez ê Spartaka xwe çêkim. Niha bi heman şeklê em ê vê jî çêkin. Em ê bexdanûsan biçînin ya yekem û em ê wan bifroşin ya duyem. Piştî yekem duyemtê, berî duyem yekemtê. Nexwe em dikarin çawa bêjin? Piştî ku em bexdanûsan biçînin, em ê wan bifroşin. Piştî yekem duyem hat. Niha jî em ê bêjin berî em wan bifroşin, em ê biçînin. Berî ku em bexdanûsan bifroşin, em ê wan biçînin. Di hevoka din de jî havîn dibe, hewa zaf germ dibe. Ez naxwazim binê evkê xêz bikim pêşî havîn tê an piştrekê ez naxwazim binê vê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim? Germbûna hewayê bi havînê çê dibe. Nexwazê çi bikim? Ez ê bi demakuyê ve bi hevdûregirê bidim. Dema ku havîn dibe, hewa zaf germ dibe. An jî ez karim bêjim dema havîn dibe, hewa zaf germ dibe. An jî gava havîn dibe, hewa zaf germ dibe. Hemen işte. Arkadaşlar bu cümleleri her iki yolla da birleştirdik örneklerde bugünkü alıştırmamızda. Bir de Türkçe olarak özet geçelim. Ez ê Spartaka xwe çêkim, ödevlerimi yapacağım. Birinci olay. Piştre ez ê li filmekî temaşe bikim. Sonra bir film izleyeceğim. Şimdi birincisi ödev yapmak, ikincisi film izlemek. O zaman ben bunu nasıl söyleyebilirim? Ödevlerimi yaptıktan sonra film izleyeceğim ya da film izlemeden önce ödevlerimi yapacağım. Her iki şekilde de yaptık. Her iki şekilde de oluşturduk. Piştî Spartaka xwe çêkim, ez ê li filmekî temaşe bikim. Ödevimi yaptıktan sonra film izleyeceğim. Berî ku ez li filmekî temaşe bikim, ez ê Spartaka xwe çêkim. Bir film izlemeden önce ödevimi yapacağım. Aynı şekilde oluşturduk. Şimdi aynı şekilde ikinci cümleye bakalım. Em ê bexdanûsan biçînin, maydanozları biçeceğiz, biçmek. O em ê wan bifroşin ve onları satacağız. Şimdi önce maydanozları biçiyoruz. Daha sonra da onları satıyoruz. Birincisi biçmek, ikincisi satmak. Birden sonra iki geliyor. İkiden önce biri geliyor. Şimdi bunu cümleye döküyoruz artık. Piştî ku em bexdanûsan biçînin, maydanozları biçtikten sonra em ê wan bifroşin, onları satacağız. Berî ku em bexdanûsan bifroşin, maydanozları satmadan önce em ê wan biçînin, onları biçeceğiz demiş oluyoruz. Son örneğimiz havîn germ dibe, havîn dibe, hewa zav germ dibe. Yaz oluyor, hava çok sıcak oluyor. Şimdi burada benim için yani anlam olarak ben şeyi söylemem değil mi yani?
önce yaz gelecek, sonra hava ısınacak. Benim için önemli olan bu değil. Benim burada altını çizdiğim şey havanın ısınmasının yaz ile birlikte olması, yazın gelmesiyle olması. O yüzden deriku ya da piştiku demiyorum. Ne diyorum? İşte yaz geldiğinde havalar ısınıyor ya da yaz geldiği zaman havalar ısınır. Bunu söylüyorum. Demaku havin dibe, hava zarf dibe. Hava çok ısınıyor. Heli hevalin heca em hatin davya vanaya xwe. Ev vane hinek وانه که وسا هرگولی بو ام ایدی متشتم بنگهین me çareser kır nahacem hurgulyan dinerin havo kendireceğim sazlıkın hevi dikim suda var bu. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik ve bu dersimizde böyle biraz uzun cümleler kurmayı öğrendik. Yani çok gramer gibi değildi de biraz ayrıntıya inmek gibiydi. İkinci kurun getirdiği bir şey olarak, bir getiri olarak. Bir dahaki dersimiz yine haftaya Perşembe günü olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer bunlarda sıkıntı çekiyorsanız, örneğin gelecek zamanda ya da şimdiki zamanda, geniş zamanda bunlarla ilgili çok ayrıntılı derslere zaten birinci kur derslerinden ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. İyi günler arkadaşlar. Hevalin heca umxeratın ferga kurdi. İro micara me diveti u divetiye. Med astaykem de divetiye bu berfrehi diti böyle ev her du zaftên tevli hevkirin. Ji hêla watê ji hêla rastnivîsê em bala xwe rastnivîsa bidin rastnivîsa wa hinek tên tevli hevkirin ji ber wê jî min xwast em bi hev du rehîn bibin. Arkadaşlar 3. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde diveti ve dibeti kavramlarını işleyeceğiz. Diveti tanıdık gelecek çünkü birinci kurda ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Zorunluluk tipi olduğunu öğrenmiştik. Ancak bu iki kavram hem yazılış olarak hem de anlam olarak biraz karıştırılıyor. O yüzden ikisini birlikte öğrenelim istedim. Diveti dediğimiz gibi zorunluluk tipi, dibeti ise arkadaşlar biraz olabilite, ihtimal belirtiyor bize. Şimdi kullanımlarına bakalım. Em derbasi vanaya xwe bibin. Pêşî em hinek divê dubare bikin. Em mînakek bidin, divê ez biçim. Çi tê fehm kirin? Gavaz bêjim divê ez biçim, diyar e ku ez mecbûrim ku biçim. Ez hekez niçim tiştekî xirab bê çêbe. Divê ez biçim. Pêşî divê tê, piştre kirde tê ji bo hevoka me ez û piştre jî pêveber tê. Biçim. Ev êdî di hevokê de bû pêveber. Ev lêkera çûnê çawa tê kişandin? Bi heye ji bo erenî, ne heye bo neyni, rayka deman ha heye çe, û xartafa kesane hiye, wek mînak divê ez biçim ji bo li gorî ezê hatiye kişandin. Hevano bînin bîra xwe me çi got bû, hemû dem û raweyên ku bi biyê çêdibin, em çawa neyniya wa bi dest dixin, gava em biyê radikin, cêwî de netînin, ew êdî dibe neynî. Ev di dema bê de jî wisa ye, divêtî de wisa ye, ferman de wisa ye, gavaz dibêjim biçe. Ew dibe ferman neyniya wî çawa ye, dîsa ez biyê radikim dibêjim neçe. Her tim bi diçe netî dibe neynî. Em lêkera yekem binêrin çûn lêkereke ku zaf tê bikaranîn, koka wî tenê çeye, divê ez biçim, divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Li gorî kesan, li gorî kirdeyê, qartafên kesane tê hevano. Wekî din cihê divê her tim aynî, kirde xerûye, lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Em li lêkereke din binêrin, xwarin, koka wî tenê xwe ye, em ê neyînî bikin vê lêkerê, em ê çawa bêjin? Divê ez nexwim, divê ez nexwim, divê tu nexwî, divê ew nexwe, divê em nexwin, divê hûn nexwin, divê ew nexwin. Tenê birabû cêwî de nehat. Ew qas. Em li lêkereke pêkhatê binêrin, rabûn ji bûnê bûye rabûn, diyare ku bu pêşkirê çêbûye, di waneya borî de jî me dubare kiribû heke lêkerek bi pêşkirek çêbe, ew bi naye bikaranîn. Ew bi êdî dikeve. Lê ne tê bikaranîn. Em mînakan binêrin, divê ez rabim, divê tu rabî. Binêrin di navber de rabibim, em nabêjin, rabim.
Dve tu rabi, dve ew rabe, dve em hûn ew rabin. Hekez bixwazim neyni bikim, dve ez diyar bikim ku ew lêker neyniye. Ez ê çi bikim? Ez ê neyê tênim bînim navbera ra û bêyê. Ra û koka demaniha. Dve ez ranebim, dve tu ranebî, dve ew ranebe, dve em hûn ew ranebin. Ew qas hadiye. Dve'ti ew qas bu. Arkadaşlar dve'yi zaten birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Birazcık da özet geçelim burada. Kullanım olarak dedik ki zorunluluk gibi, örneğin gitmeliyim, gitmemeliyim, yemeliyim, yememeliyim. Bunu ifade ederken kullanıyoruz. Başta her zaman dve'yi kullanıyoruz. Dve, tuttuk bunu. Sonra kırde yani öznemiz geliyor. Örneğin ben için ez, dve ez. Sonra da yüklemimiz gelecek. Örneğin çün gitmek fiili için dve ez biçim, ben gitmeliyim oldu. Peki bu biçim, yüklemim nasıl oluyor? Yani fiilim hangi şekilde kullanılıyor, çekimleniyor? Dve'ti için bu geliyor başa. Eğer olumsuz yapacaksam b'yi atıyorum yerine ne getiriyorum? Şimdiki zaman kökünü yine kullanıyorum. Ez için kişi ekini kullanıyorum. Yani benim öznem için gelen kişi eklerini kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bunun altını çokça çizmiştik. Sadece dve'ti de değil. B ile ilgili olan bir sürü biz kip de gördük, zaman da gördük. Bunların hepsinde olumsuz yaparken b'yi atıp yerine ne getiriyorduk? Örneğin emir kipinde böyleydi. Gelecek zamanda böyleydi. Ya da yakın gelecek zaman mesela ez dıkın biçim gitmek üzereyim. Orada b'yi gördüğümüz her zaman b'yi atıp yerine ne getirerek olumsuz yapabiliriz cümlemizi. Şimdi fiil örneklerimize bakalım. Çün çokça kullanılan bir fiil. Kökü sadece ç, şimdiki zaman kökü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiki zaman kökünü bir sürü yerde kullanıyoruz. Yani sadece şimdiki zamanda değil. Bunu da çokça belirttik. O yüzden bunu şu aşamada, ikinci kurda ezberlemeniz önemli. Zaten sıra sıra vermiştik. Çok kullanılanları liste şeklinde verdik. Onları mutlaka ezberleyin. Eğer onlara ulaşmak istiyorsanız da birinci kurun şimdiki zamanla ilgili 3 ayrı dersi vardı. Onlara bakabilirsiniz. Orada liste şeklinde var. Şimdi örneğimize bakalım. Dve ez biçim, ben gitmeliyim. Artık sadece özneye göre çekimleyeceğim fiilimi. Bu ve şimdiki zaman kökü aynı kalıyor. Özneye göre kartafa kesane çeşitli işte kişi eklerini getireceğim. Dve ez biçim, dve tu biçi, dve ev biçe, dve em hun ev biçin. Başka bir çok kullanılan fiil, huarın yemek yemek fiili. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Şimdi burada olumsuz yapacağız. Ne yapıyoruz? Sadece b'yi atıp yerine ne getiriyoruz? Yine rayka demanaha yani şimdiki zaman kökü kartafa kesane kişi eki aynı kalıyor. Dve ez nehun, ben yememeliyim oldu. Şimdi bunu bütün öznelere göre çekimleyelim. Bütün zamirlere göre. Dve tu nehui, dve ev nehue, dve em hun ev nehun. Zaten çoğullar için olan kişi ekimiz aynıydı. In'dı sadece. In ve neydi. Şimdi de örnekle oluşmuş bir türemiş fiile bakacağız. Rabun fiili. Bu arkadaşlar bun, olmak fiilinin başına ra örnekli gelmiş ve rabun uyanmak fiili olmuş. Örnek alarak oluşmuş fiillerde ne dedik? Bu düşer dedik arkadaşlar. Olumsuzunda değil ama olumlusunda b'yi kullanmıyoruz yani. Dve ez rabım, ben uyanmalıyım dedik burada. Bakın b'bım değil. Dve ez rabım demiyoruz. Dve ez rabım diyoruz sadece. Dve tu rabi, sen uyanmalısın. Dve ev rabe, o uyanmalı. Dve emhun ev rabın. Biz uyanmalıyız. Siz uyanmalısınız, onlar uyanmalılar. Arkadaşlar olumsuzluğunu belirtirken neyi kullanmak zorundayız? Yoksa onun olumsuz olduğunu anlayamayız. Ama neyi yine nerede kullanıyoruz? Örnek ve şimdiki zaman kökünün arasında kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü hep tekrar ettiğimiz bir şey var. Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiil. Burada da asıl fiilimiz bun olduğu için, onun da kökü B olduğu için B'nin önüne getiriyorum ben ekimi. Her zaman asıl fiilin önüne gelerekler arkadaşlar. O yüzden olumsuz yapacaksam nasıl söyleyeceğim bunu? Dve ez ranebim. Dve tu ranebi. Dve ev ranebe. Dve em hun ev ranebin. Bu dvet yani zorunluluk kipinin özeti bu şekildeydi. Nihacem derbasi dibe kuyabilirin. Çoğuk vate dişbeçe dişbe belki ya Türkiye Kurdi de jiye belki. Yani neteni Türkiye. Dibe ku belki un karın her bir yancı bir karbinin. Em li hevok ebinerin.
Dibeku ez biçim Amedê. Dibeku ez biçim Amedê. Em çi fehm dikin ji vir? Dibeku ez biçim Amedê lê dibeku ez neçim jî. Yani ne teqeze, ne sersadî sed ez biçim Amedê. Tiştekî wisa tuneye. Tenê ihtimalek heye divurde. Dibeku ez biçim, dibeku ez neçim. Çawa çêdibe binêrin. Dibeku dîsa serî de ye, dîsa kirde hatiye, lêkera me heye, lêker ji çiyê pekte dîsa bi ne, dîsa rayeka demanha, dîsa qartefa kesene. Aynı ye. Ez kur fehm dikim ne diveyê dî dibeku ye. Ez dibekuyê fehm dikim ku divurde ihtimalek heye. Hevano dibe tenê tena serê xwe dibe lêkerê jî, ji xwe ji vir tê, lêkera bûnê tê, ji lêkera bûnê tê, ew qartefa demanha, bê koka demanha, jî ji bo keseseyên qartefa kesaneyê dibe kabinêrîn çawa pêk tê. Gava kesek ji we re bêje wek mînak em qaweyekê vexwin û dikarin bêjin erê dibe, erê dibe. Dîsa wek evkek heye divurde. Yani ne teqeziyek ew. Arkadaşlar şimdi dibekuyu inceleyelim. Dibeku dedik bu olabilir anlamını veriyor. Bilmek anlamını veriyor biraz. Ve belki, Türkçesi belki, Kürtçe'de de çok fazla belki kullanılıyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi cümlemize bakalım. Dibeku ez biçim Amedê. Amed'e gidebilirim. Amed'e gidebilirim. Ya da belki Amed'e giderim. Bu, yani anlam olarak ikisi aynı şey. İkisinde de ihtimal var. %100 değil. Ben Amed'e gitmeliyim gibi değil bu. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. Burada sadece bir ihtimali konuşuyoruz. Nasıl oluşuyor? Dive'ye çok benziyor arkadaşlar. Dibeku geliyor dive'nin yerine. İhtimal belirtiyor bize. Öznemiz geliyor burada. Bu örnek için ez. Fiilimiz geliyor. Cümledeki yüklemimiz yani. Peki yüklem nasıl oluşuyor? Tıpkı dive'deki gibi. Olumlu için bu, olumsuz için ne? Şimdiki zaman kökü ve kişi eki geliyor arkadaşlar öznemize göre. Bir de arkadaşlar dibeku dedik ki bu bir olabilite veriyor değil mi? Olabilite olmak fiili. Buradan aklınıza kalsın. Bun olmak fiiliydi. Bunun şimdiki zamanda üçüncü kişiye göre çekimlenmesi dibe. Ben dibe dediğim zaman olabilir anlamını veriyorum. Örneğin biri size bir şey teklif ettiğinde dibe ederseniz olabilir. Bu anlama geliyor. Aslında dibeku da biraz buradan geliyor. Yani o olabiliteyi veriyor bize. Bunun şimdiki zaman kökünün B olduğunu söyledik. D şimdiki zaman eki. Ise üçüncü kişiye göre kişi eki. Arkadaşlar bunu belki ile oluşturacak olursak bu cümleyi. Belki ez biçim Amedê. Bunu her durumda ikisi yerine kullanabilirsiniz. Şimdi örneklerimize bakalım. Naha cemiyake xwe binêrin. Îro hewa bi ewre dibeku baran bibare. Em li hewayê dinêrin dibêjin îro bi ewre. Dibeku bibare lê dibeku nebare jî. Ne teqeze, ne sedî sede. Dibeku ez min hêsan bibe. Ama dibeku nebe jî. Dîsa ne sedî sede. Tev ihtimale. Un dikarin cihê dibekuyê de belkê jî bikarbînin wek vir de belkî em vê havînê biçin welêt. Belkî em neçin jî. Dibeku em neçin jî. Tev jî çê dibin. Dîsa hemûyan de ihtimal nevano. Dibeku ez careke din te bibînim lê dibeku nebînim jî. Kabinêrin vir de jî neyîn ye. Dibeku ew neçin mêvandariyê. Lê dibeku biçin jî. Yoksa dibeku biçin jî. Gorî ew ê hatiye kişandin. Karê min zef be. Dibeku ez dereng werim malê. Dîsa ne sersedî sede ji ber ku dibeku zû werim. Yani karê min heke biqede ez ê zû werim. Ne sersedî sede. Arkadaşlar burada belki ve dibeku ile ilgili örnekleri görüyoruz. Şimdi tek tek bir bakalım. İro hava bi ewre dibeku baran bibare. Bugün hava bulutlu, yağmur yağabilir. Ya da belki yağmur yağar. İkisi de anlam olarak aynı. Ben havaya bakıp yağmurun yağma olasılığının yüksek olduğunu biliyorum. Ama hala bir ihtimal. Ben hala yağmurun yağdığını görmüyorum. Belki diyorum. Belki yağar ama belki de yağmaz. Yani %100 bir kesinlik yok. Dibeku azmin hevsan bibe. Sınav kolay olabilir. Kolay olabilir de ama olmayabilir de. Bu bir sadece öngörü. Bu bir kesinlik değil. O yüzden dibeku'yu kullanıyorum. Bunun yerine belki de kullanabilirsiniz. Belki azmin hevsan bibe. Böyle de diyebilirsiniz. Belki ve havine biçim velet. Bu yaz memlekete gidebiliriz. Ama gitmeyebiliriz de.
Yine sadece bir ihtimal. Dibeku ez carek edin de ne binim. Belki seni bir daha görmem. Yine bu sadece bir ihtimal ve burada olumsuz halini görüyoruz. Ditin, görmek fiilinin şimdiki zaman kökü bin, arkadaşlar bu bin olacak şapkalı. Ne binim, bin şimdiki zaman kökü, olumsuz yaptık, ne getirdik başına, ise kişiye ez için. Dibeku ev ne için meyvandariye? Onlar, meyvan misafirdi, meyvandari misafirlik oldu artık. Onlar misafirliğe gitmeyebilir ya da belki onlar misafirliğe gitmezler belki de kullanırsam. Ama gidebilir de yine hep ihtimal var burada. Karimin zahfe, işim çok, dibeku ezderenk verim mali, eve geç gelebilirim ya da belki kullanacaksam belki ezderenk verim mali, belki eve geç gelirim. Yine hepsinde ihtimal var. Hem de metn ekibinlerin ha ev metna himkereye, çünkü burada rupeleji dibinin karinleji binlerin. Divre duke sene felatu sinem eminaha bıkarana dibeku belki binlerin hevalno. Peşem binlerin felat beje sinem yepiş dizaninge hiç çibiki vakit tuji dizani ezebibim parezer. Eze sağla peşin staj bikim. Dibeku ez pişti ve dest bir lisansa bilind bikim. Tuye çibiki kabinlerin. Dibeku ez pişti ve dest bir lisansa bilind bikim. Le dibeku ne kimci? Ne sersadıysa der. İhtimal edilirdi. Ez kari rojname geriye bikim. Dibeku ez televizyon ekide bıxabitim. Disem dibeku edibinin. Le dibeku ez ne xabitim. Ev ne teqaziye. İhtimal heyci. Ez duxazım ki bu televizyona nuçegahaniye bikim. Xostek ekiye, ligori xosteki ihtimal ekiye. Ki bu felati. Tuye İstanbul'u bimini. Nizanım. Dibeku ez biçim amedi. Çoğu ev nizanım henek ipucu jildeme. Nizan. Dibeku biçim, dibeku ne çimci. Ne diyare. Yani ihtimal eş bome. Belki ez jili amedi bıxabitim. Kabinerin. Belki ez jili amedi bıxabitim. Belki ne xabitim ji. Belki ne xabitim ji. Yani ihtimale. Felakçı bece başı. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Sayfa sayısı 55, ikinci kurun 55. sayfası. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Burada dibeku ve belki'nin kullanıldığı cümleler var. Şimdi hep birlikte biraz bakalım. Sinem pişti zanige çibiki. Diyor ki bu tipik bir gelecek zaman cümlesi. Üniversiteden sonra ne yapacaksın diyor. Bakın yine böyle oluşmuş. Gelecek zaman çünkü. Vakit tuji dizani ezebibim parezer. Senin de bildiğin gibi, bakın bu bir kalıp, bunu ezberleyebilirsiniz. Vakit tuji dizani, senin de bildiğin gibi, senin de bildiğin üzere. Ezebibim parezer. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Ben avukat olacağım. Eze sağla peşin staj yapıyorum. İlk sene sağla peşin staj yapacakmış. Dibeku ez piştivi des bir lisansa bilind bikim. Belki ondan sonra piştivi lisansa bilind yüksek lisans arkadaşlar. Yüksek lisans yaparım. Diyor ki ondan sonra yüksek lisans yapabilirim diyor. Yine bir ihtimalden bahsediyor. Bir kesinlik yok. Arkadaşlar yüksek lisans yapmalıyım deseydi Sinem nasıl söyleyecekti bunu? Sadece dibeku'yu kaldırıp yerine dive getireceğiz. Dive ez piştivi des bir lisansa bilind bikim. Ondan sonra yüksek lisansa başlamak zorundayım demiş oldu burada. Diye çibiki sen ne yapacaksın? Ezekari rozname geriye bikim. Ben gazetecilik yapacağım. Dibeku ez de televizyon ekide bıxabitim. Dibeku ez de televizyon ekide bıxabitim. Diyor ki bir televizyonda çalışabilirim. Çalışabilirim. Ez duxazım ki bu televizyona nuçeganiye bikim. Ben televizyonlar için muhabirlik yapmak istiyorum diyor. Bakın burada bir isteği var ve ona göre bir ihtimalden bahsediyor. Bu isteği doğrultusunda. İstanbul mini. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. İstanbul'da mı kalacaksın? Bu man fiilinin şimdiki zaman kökü sadece mindi. Bimini, tuye bimini gelecek zaman cümlesi kurduk. Nizanım. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size
Bir şey hatırlatayım. Birinci kurda bunu görmüştük. Normalde geniş zaman ve şimdiki zaman yani kullanılan yerlerde ez dişim gidiyorum, ez naçım gitmiyorum. Hep na'yla olumsuzluk yapıyorduk. Sadece iki fiil vardı n ile olan. Bunlardan biri zanim yani bilmek fiiliydi. Örneğin bunun olumlusu zanım, olumsuzu zanım. Diğeri ise karim yani yapabilmek fiiliydi. Dıkarım yapabilirim, nıkarım yapamam. Onda bir bilgisini verelim. Dibe ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Eğer zorunluluk olsaydı yine burada nasıl diyecektik? Dive ez biçim Ahmet'e. O diveden ben anlayacaktım ki ben Ahmet'e gitmeliyim, gitmek zorundayım. Bir zorunluluk var orada. Belki ez jili Ahmet'e bakabitim. Belki ben de Ahmet'te çalışırım. Başe. Peki iyi diyor. Dive an dibe kun. Nihayet her can benim bahevdu. Em duhab minakim vek hev binirin. Dive ez biçim zanıngehi. Dibe ku ez biçim zanıngehi. Li her du minakam binirin. Cudahi çiye. Dive ez biçim, dibe ku ez biçim. Dive ez biçim zanıngehi de selsa disset takaziyek heye. Takazı dive ez biçim yani ihtimali gidin bo mümküneye. Dive takaz ez biçim. Dibe ku'ye de ya hevokat biyen de dibe ku ez biçim zanıngehi burada ihtimal heye. Dibe ku biçim, dibe ku ne çimşi. Ne takazi tüneye divirde. Arkadaşlar şimdi ikisinin yan yana olduğu aynı cümleyi görüyoruz. Biri dive ile oluşturulmuş, biri dibeku ile. Karşılaştıralım. Dive ez biçim zanıngehi, üniversiteye gitmeliyim. Dibeku ez biçim zanıngehi, üniversiteye gidebilirim. Dive ve dibeku bu tek cümlenin anlamını değiştiriyor. İki anlam veriyor bize. Dive ile kullandığım cümlede kesinlik var. Takas kesin demek ya bir kesinlik var. %100 var. Dive ez biçim kesin gitmeliyim. Dibeku ikinci cümlede dibeku ez biçim zanıngehi yani üniversiteye gidebilirim ama gitmeyebilirim de bir ihtimal var. İhtimal ekeydi burada. Yani %50 ihtimal gidebilirim de gitmeyebilirim de. İkisinin yazılışına da bakın arkadaşlar. Dive şapkalı dibeku şapkasız Yani ikisi çok karıştırılıyor. Dibeku yazan çok var ama dibeku bu dibe Bu da dive Yani biri şapkalı biri şapkasız. Yazılışını birbirine karıştırmayın o yüzden. Bir de dive ku diyen var. Mesela ku'yu dive ile birleştiren var. Yok arkadaşlar. Dive tek başına, dive ku birlikte. Yani yazılış olarak, doğru yazmak olarak buna dikkat edin. Anlam olarak da dediğim gibi dive'de kesinlik var. Dive ku'da bir ihtimal var. Nahacem derbasi hindariyan fabibin. Burada hevok hene emeli gori kevane kevaneka buguherine. Serimin değişe eze biçim nehoşkaneyi. Eme ve hevoke bi divetiye disa saz bikin. Serimin değişe tamam. Nahaze divey bikarbine. Dive dahat seri. Ve ez biçim nehoşkaneyi. Arkadaşlar serimin değişe başım ağrıyor. Diyeceğiz ki işte hastaneye gideceğim diyor. Bunu divet yani zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Ne diyeceğiz? Başım ağrıyor. Hastaneye gitmek zorundayım. Serimin değişe tamam başım ağrıyor. Şimdi hastaneye gitmek zorundayım. Zorunda anlamını vermek için dive başa geliyor. Ben için ezi kullanıyorum. Fiilimi kullanıyorum. Biçim yine b ile oluşturdum. Şurada gelecek zaman cümlesi ama bu gelecek zaman cümlesi değil. O yüzden kullanmayın burada. Ve ez biçim nehoşhaneye. Hastaneye gitmek zorundayım. Bir de arkadaşlar kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Türkçe'de bazen nesnenin sona geldiğini görüyorsunuz. Bunun üstüne belki ileride ayrı bir ders yaparız. Bu çok böyle kitaplarda yer almayan bir kural. Şöyle söyleyeyim. Pozisyon olarak yer değiştirdiğimiz fiillerde genelde o dolaylı tümleç, Türkçedeki dolaylı tümleçe karşılık gelen kavram sona gidiyor. Örneğin çun gitmek fiili. Hatin gelmek fiili. Bakın bir yerden bir yere geliyoruz. Pozisyon değiştiriyoruz. Es hatin mali. O yüzden o mali sona gidiyor. Ya da ketin düşmek fiili. Es ketim erdi. Ben yere düştüm. Pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde o dolaylı tümleç hep sona gidiyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yani kitaplarda bulmayacağınız bir özellik. Aklınızda olsun eğer hani bazen derseniz niye eze, şive, buhum ben yemek yiyeceğim dediğimizde yemek niye sonda değil de eze biçim male dediğimizde male niye sonda? Bu yüzden arkadaşlar eğer bir fiil hareket belirtiyorsa, pozisyon değiştiriyorsa bunlarda dolaylı tümleç kavramına gelen o aslında biz bunlar da nesne diyoruz. En arkaya gidiyor, cümlenin sonuna gidiyor.
Ceyran Tüney'e elektrikler yok. Dibecin hatta varicin naye. Akşama kadar işte gelmeyeceğini söylüyorlar. Ama ve hevoki bir dibekuye çekinç. Berko cuvateci diyarı dibecin hatta varicin naye ile takaz nizanı tenevulsa dibecin. Burada bir aslında bunun cümleden bunun bir ihtimal olduğunu zaten anlıyoruz. Akşama kadar gelmeyeceğini söylüyorlar ama bu kesinlik değil. Akşama kadar gelmeyecek demiyorlar yani. Yani orada bir ihtimal var sadece. Bunu dibeku ile oluşturacağız. Emi çava beşin ceyran tuneye dibeku hatta evareji neyi? Elektrikler yok. Belki akşama kadar da gelmeyecek. Gazete dikin vere vederi. Gazete dikin vere vederi. Seni çağırıyorlar. Buraya gel. Şimdi bunu dvet ile oluşturacağız. Zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Parantezin içinde verilen kavram kip. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Gazete dikin seni çağırıyorlar duruyor. Karşımızdakine sesleniyoruz ikinci kişiye. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Gazete dikin dvet veri vederi. Emir kipinde ne yapıyoruz? Vere. Bu artık gel demek oluyor. Ama dveti de nasıl söyleyeceğiz bunu? Dvet to veri. Her ne kadar emir verirken to söylememize gerek yoksa da dveti de bu var. Hevale min duhazın hini kurdi bibin. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyorlar. Ev de fikrin kubiçin enstitüye kurdi. Onlar Kürt enstitüsüne gitmeyi düşünüyorlar. Şimdi zaten düşünüyorlar. Buradan aslında bir kesinlik olmadığını anlıyoruz. Enfem dikin ku dvile takazitüne ihtimal ki. Nehome çava bejin hatta vederi bi hemen şekli dimine yadın da emi edi şu diyar emi dibe kuy bu karbinin. Hevale min duhazın hini kurdi bibin. Dibeku ev bütün enstitüye kurdi. Zaten burada düşünüyorlardan onun ihtimal olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyor. Onlar Kürt enstitüsüne gidebilirler. Yani, ya da şöyle diyebiliriz. Belki ev bütün enstitüye kurdi. Belki Kürt enstitüsüne giderler. Bu şekilde de kullanabiliriz. Gele varin heja em hatin davya vaneye xwe. Vaneye ki xoç bu yani jana rojane de ev mücazat tepkaran uzav derdi ki ve peşeme. Şber ve şimdi fasem her duyan sarru grubu kin u him bibin. Hatta vaneye kedinin xwe baş binerin bu hatire ve arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu kolay bir dersti. Zaten yarısını daha önceki burada görmüştük. Ancak dediğim gibi bunu ayrı olarak ders gibi işlememizin nedeni ikisinin çok fazla karıştırılıyor olması ve günlük hayatta çok fazla kullanılıyor olması. Umarım siz de artık ikisinin ayırdığına varabilirsiniz. Farkını öğrenmişsinizdir. Bir dahaki dersimize kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Havalên hêja û xêratên pêda Kurdî îro micara me cinavka vegerok xwe ye ez bawer dikim ku hûn jî wisa difikirin ev xwe zaf tê bikaranîn. Di vê waneyê de em ê hînî bikaranîna wê bibin ka di kîjan rewşan de tê bikaranîn. Gava çi dibe em dibêjin xwe. Arkadaşlar 4. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cinavka vegerok xwe kavramını işleyeceğiz. Artık cinav biliyorsunuzdur zamir demekti. Yani bir zamir türünü işleyeceğiz aslında. Peki hangi zamiri? Cinavka vegerok arkadaşlar dönüşlülük zamiri demek. Dönüşlülük zamiri. Veger zaten dönmek demekti. Oradan geliyor. Türkçe'de bunun karşılığı dönüşlülük zamiri kendi var. Ama Kürtçe'de bunun karşılığı hue. Yani dönüşlülük zamiri hue. Kullanımı ise Türkçe'dekinden farklı. Onun da bilgisini verelim. Çünkü Türkçe'de arkadaşlar işte kendi, kendim, kendisi böyle onu kişilere göre söyleyebiliyoruz ama hue asla ama asla hiçbir eki almaz. Hep böyle alındır. Hüküm eki almaz, kişi eki almaz, hiçbir eki almaz. Böyle sade olarak kullanılıyor. Şimdi ilk dersimize geçelim. Em peşimet nafa bıhının. Navimin sozları. Kuşkeke min heye. Navi huşkamın ruşene. Ez o huşkakı sıbıhan zura dibin. Ez buha hişyar dibim. U huşkakı jî hişyar dikim. Em piştî taştê spartekên xwe çê dikin û derdikevin derve ji xwe re dilîzin. Ez ji huşka xwe zaf hez dikim.
Arkadaşlar burada bir metin var ve burada hue'nin farklı farklı kullanımları var. Yani hepsi aynı kullanım değil. Şimdi biraz analiz edelim bu metni, inceleyelim. Benim adım Sözdar, bir kız kardeşim var. Kız kardeşimin adı Ruşen'dir. Tamam, buraya kadar biliyoruz zaten. Ez huşka hue sıbahan zurat bin. Ben ve kız kardeşim sabahları erken uyanırız ya da erken uyanıyoruz. Bakın bir kullanımı burada. Ben ve kız kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir ipucu vereyim. Bunu bizim öğrencilerimiz de çok soruyor. Hatta bu yanlışı da çok yapıyorlar. Benim kız kardeşim dersem huşkamın doğru bir kullanım. Ama kız kardeşim, yani mantık olarak direkt kız kardeşim böyle söylüyorsak huşka daha doğru. Birazdan çok ayrıntılı bunun kullanımını göreceğiz. Ez bıhue hişyardıgım, huşka hoca hişyardıgım. Bakın burada da bir hue görüyoruz. Ez bıhue hişyardıgım. Ben kendim uyanıyorum. Burada ne var arkadaşlar? Burada vurgu var değil mi? Biraz vurgu var burada. Huşka hoca hişyardıgım az önce gördüğümüz kullanım. Kız kardeşimi. Bakın yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bu kullanımda hue kullanıyorum. Ve kız kardeşimi de uyandırırım ya da uyandırıyorum. Em pişti taşçı Spartak'ın hoçedikin. Biz kahvaltıdan sonra ödevlerimizi yapıyoruz. Bakın yine tıpkı buradaki gibi benim ödevlerim demiyorum. Ödevlerimi ya da ödevlerimizi diyorum. O yüzden yine hue kullandık. Udar Kevin der ve çıkarabilirsin. Bu da Türkçe'de olmayan bir kullanım ve dışarı çıkıyoruz. Kendimize oynuyoruz. Aslında bunu motomot çevirsek böyle. Zaten bu Türkiye'de de çok fazla tiye alınan bir konu. Kendime gidiyorum, kendime çalışıyorum, kendime geliyorum. Ama arkadaşlar Türkçenin mantığında bu var. Yani çünkü dillerin mantıkları birbirinden farklıdır. Tabii ki doğrudan Türkçe'ye çevirince ya da Türkçe düşünüp Türkçe söyleyince böyle şeyler olabiliyor ama dediğim gibi yine bunun bir temele dayanan bir konu. Böyle bir kullanım Türkçe mantığında var. Yani kendimize oynuyoruz, böyle kendi halimizde oynuyoruz gibi belki düşünebilirsiniz. Ezce huşka hozafezdikim. Yine tıpkı şuradaki kullanım. Ben kız kardeşimi çok seviyorum. Yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bunları tek tek açıklayacağız bu gramerlerine göre analiz ederek. Emle peşi ravşa yeken binerin. Breser kırde heman kesbin. Ango breser ve gerel ser kırde cinafka ve gerok Xoet tep karanin. Çe dibece burada hevanot dibece breser kırde yek kesbin, heman kesbin. Yani keseke duyam tüneye. Tenek yek keseye. Em minaka ve derebinerin. Ez xoet dibinim. Kabinerin ez xoet dibinim. Ezu xoet burada heman kesin. Kesekten heye. Keseke duyam tüneye. Her duşi ev kesin. Cibervi em cinafka ve gerok xoet bikartinin. Ez xwe nabînim dîsa neyniyavi heman kesin ez xwe bikartînim. Tu xwe dibînî dîsa heman kesin. Tu xwe yani her dujik kesan jî kesa duyemin. Kesekî kur hemberî me wek numune. Ji ber wî çem dîsa dikarin bikarbînin. Tu min dibînî. Divir de em êdî xwe nikarin bikarbînin hevarno. Ji ber ku ev kesa duyeme an jî kesê duyeme. Ev jî kesa yekem an jî kesê yekeme. Tu kesene burada ne kesek. Cibervece medinin karın burada xoye bir karbinin. Arkadaşlar birinci durum Ravşa Yekem'de diyor ki breser ukırda heman kesbin. Yani nesne ve özne aynı kişi ise yani nesne tekrar özneye dönerse, özneyi işaret ederse bize bu dönüşlük zamiri hoe kullanılıyor. Şu örneğe bakalım bir. Es hoe dibinim. Ben kendimi görüyorum. Bakın burada ben dediğim kişi ve kendim diye kastettiğim kişi aynı kişiler. Yani toplamda bir kişi var burada, iki kişi yok. Yani özne ve nesne aynı kişiyi gösteriyor. O yüzden burada hue kullanıyoruz. Dediğim gibi belki Türkçesini düşününce evet Türkçe'de de ben kendimi diyorum ama hue ile Türkçedeki kendi biraz kullanım olarak birbirinden farklı. O yüzden öyle düşünmeyelim. Şuradaki örneklere de bakalım. Es hue nabinim. Ben kendimi görmüyorum. Yine aynı şekilde tek bir kişi var. Tu hadbini. Sen kendini görüyor musun? Bakın burada da aynı kişiler. Yani ikinci tekil kişi var her iki durumda da. O yüzden yine hue kullandığım nesne yerine. Üçüncü örnekte tümün dibini. Burada arkadaşlar sen beni görüyorsun. Bakın sen ve ben farklı kişiler. Artık burada iki kişi var. O yüzden ben burada artık hue'yi kullanmıyorum. Belli hevanı. Nahacem varın ravşad diyem.
dibêje çi bi ser têkildarê kirdeyê be cinavka vegero xwe tê bikaranîn. Ev hevokekî giring e bi ser têkildarê kirdeyê be. Yani alaka wî bi kirdeyê ve hebe em dîsa xweyê bikartînin. Wek em mînakeyan binirin, ez destên xwe dişom. Ev destên kî ne hevalino? Têkildar yani alaka wî bi kî ye? Dîsa bi ezê heye ne wisa ev destên heman kesê ne têkildarin. Ji ber wî jî divê ez vir de xweyê bikarbînim. Ez êdî nikarim bêjim ez destên min dişom. Ji ber ku ev destên min in, ez divê têkildarin, ez divê êdî vir de xweyê bikarbînim. Em mînakeyan binirin, ez Spartaka xwe çê dikim. Dîsa Sparteka min e, bi min re têkildar e. Ji ber wî jî divê ez vir de xweyê bikarbînim. Ez nikarim bêjim ez Sparteka min çê dikim. Ev êdî şaş e. Ji ber ku Spartek yani Sparteka min e çi xwe hewce tune ez vir de car din bêjim min. Divê ez bêjim ez Sparteka xwe çê dikim. Hevano ez vir de dikarim bêjim ez Sparteka wê çê dikim, ez Sparteka wan çê dikim, ez Sparteka te çê dikim. Ez her tiştê dikarim bêjim. De tenê nikarim bêjim Sparteka min. Ji ber ku ew êdî têkildarê kirdeyê heye dûr de. Em mînaka din binêrin, ez Sparteka xwe çê dikin. Dîsa ka binêrin Sparteka xwe têkildarê em ye, em dikarin bikarbînin. Lêk em bêjin em Sparteka me çê dikin, vir de êdî şaş e. Çima? Bi heman şeklî hevano. Çi Sparteka me ye, têkilî heye di navbera wan de. Êdî divê ez vir de xweyê bikarbînim. Ez bibêjim em Sparteka xwe çê dikin. Em mînaka din binêrin, em Sparteka min çê dikin. Ev jî rast e hevano. Çima rast e? Ka binêrin êdî ji ber ku têkilî tune ye. Sparteka min e, lê em çê dikin. Êdî ji ber ku têkilî tune ye, ez vir de xweyê bikar nayînim. Hewce tune ez xweyê bikarbînim. Arkadaşlar ikinci durumda diyor ki nesne özneyle alakalıysa dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? İlk örneğe bakalım. Ez destên xwe dişom. Ben ellerimi yıkıyorum. O eller bana ait değil mi? Benimle alakalı. Benimle alakalı olduğu için şuradaki kuraldan ötürü benim xwe'yi kullanmam gerekiyor. Destên xwe dediğim aslında kendi ellerim olduğu için ben burada kullanmalıyım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mantık olarak bu ilk slaytta dediğimiz gibi ben ellerimi yıkıyorum. Bunun doğrudan çevirisi böyle. Ben ellerimi yıkıyorum. Şimdi şuradaki kullanıma bakın. Ez destên min dişom. Ben benim ellerimi yıkıyorum. Bu saçma olur değil mi? Eğer ben benim ellerimi yıkıyorum dersem. Yanlış olur. Eller zaten bana ait olduğu için, yani alakalı olduğu için, o yüzden benim burada xwe'yi kullanmam gerekiyor. Ez destên xwe dişom demem gerekiyor. Burada eğer benimle alakalı olmasa o eller başkasının elleri olsa ez destên wê dişom, ez destên wan dişom, ez destên te dişom her şey olabilir. Ama eğer alakalıysa xwe kullanmak zorundayım. Şöyle bir ipucu verebilirim örneğin. Buradan neyi çıkarabilirsiniz? Ezle min olmaz. Tu ile te olmaz. Ev ile vi ve olmaz ya da em ile me olmaz, hun ile ve olmaz. Çoğul olan ev ile wan olmaz artık. Eğer alakalıysa arkadaşlar xwe kullanılmalı. İkinci örneğe bakalım. Ez Spartaka xwe çê dikim. Ben ödevimi yapıyorum. Ben burada ödev benim olduğu için xwe'yi kullanıyorum. Ez Spartaka min çê dikim. Ben benim ödevimi yapıyorum. Artık yanlış. Niye? Çünkü zaten o ödev bana ait olduğu için, benimle alakalı olduğu için xwe kullanmak zorundayım. Em Spartaka xwe çê dikin. Biz ödevimizi yapıyoruz. Ödev bize ait, bizim ödevimiz. Burada yine nesne ve özne birbiriyle alakalı. O yüzden yine xwe'yi kullandım. Ödevimizi yapıyoruz. Ama dersem ki biz bizim ödevimizi yapıyoruz. Bu artık yanlış olur arkadaşlar. Yani anlam olarak da saçma, gramer olarak da saçma olur. Eğer alakalıysa o kendi anlamını vermek zorundayız. O yüzden yine az önce söylediğim gibi işte ezlemin nasıl olmuyorsa emle me de olmuyor örneğin. Mesela şey de diyebilirsiniz. Tu Spartaka te çê dike. Yanlış. Tu Spartaka xwe çê dike. Ya da ew Spartaka wî çê dike. Bu eğer aynı kişilerse yanlış arkadaşlar, alaka varsa. Ew Spartaka xwe çê dikedir doğrusu. Em Spartaka min çê dikin.
biz ödevimi yapıyoruz. Bakın bu da doğru. Niye? Çünkü biz benim ödevimi yapıyoruz. Artık benim ödevim. Ama öznem biz. Artık birbirleriyle alakaları yok. O yüzden burada hoe kullanmak zorunda değilim. Yani bu alakalı olduğu kişi ve yani özne ve nesne alakası varsa hoe kullanmalıyım. Ama bakın burada artık ödev başka birinin ödevi. Öznem başka bir özne. O yüzden kullanabilirim. Bir de arkadaşlar, şimdi ben size dedim ya işte EU Spartaka Vichedike. Biri bana böyle söylerse, örneğin biri bana derse ki EU Spartaka Hochedike, ben anlarım ki işte EU dediğim kişi Zelal olsun ve Zelal kendi ödevini yapıyor. Bunu anlarım. Ama EU Spartaka Vichedike derseniz, yani biri bana böyle bir şey derse ben anlarım. O başka birinin ödevini yapıyor anlarım. Aslında tam da söylemek istediğim bu. Eğer başka biri ise tamam, problem yok. Ama aynı kişiyi kastetmek istiyorsanız ho'yu kullanmak zorundasınız. Eminha liminakin ravşa duyan binerin diysa, meçigot bireser tekildari kırdeye ve cinavka ve gerek ho'ya deyip karanin. Em destin ho dişon dibe. Em destin min dişon dibe. Çiver koyu dit burada destin minin li kırdet iştekidine ez edine mecburum ho'yu bikar benim. Ezu huşka ho dişin mali. Huşka min ne olsa bimira tekildari. Cibervi havcetine ez bejim ezu huşka min. Ve minake Onda kaymet zav dinlevisin jijmara çed bejin lewak bikaranın evrastıra ezu huşka hoş. Belki ev huşka min eşva havcetine ez cardım bejim ezu huşka min. Bak ezu huşka min için mali. Als demine hevano. Ciberku tekili he dvez bejim ezu huşka hoş. Em yardım binerin ezu huşka ve için mali. Kabinlerin evrası çıma ciberku ede huşka kesek edine edi beezire tekili tüneye. Cibervicin havciyesi hoye bikar benim. Kabinlerin huşka kesek edine. Ev biraya hoye lizanın gehi duhuynen. Ez çi femdikim cibe hevoke. Ev bila navi evi bila jinek be bila zelal be vak numune. Biraya hoye edi biraya zelaleye. Bila navi Ali be zelal ve Ali le heman zanın gehi duhuynen. Lekez bejim ev biraya wî ez ê dibêjim zelal û wek birayê keseke din lîzanigehê dixwin. Êdî têkilîn namîne ez bikarbînim. Ez û birayê wê lîzanigehê dixwînin wek niha min vegot êdî birayê kesekî din e êdî bira ne birayê min e. Ez û birayê wî kabine birayê din ne birayê min. Heke birayê min bûyem ne bigota ez û birayê xwe lîzanigehê dixwînin. Arkadaşlar burada tam oturtacağımız örnekler var. Bir tek tek bakalım. Em destin ho dişon, biz ellerimizi yıkıyoruz. O eller bize ait, yani nesne ve özne alakalı. O yüzden kullanım doğru ve biz bizim ellerimizi yıkıyoruz demiyoruz. Biz ellerimizi yıkıyoruz diyoruz. O yüzden ho'ya kullandık ya da ikinci bir teyit etme metodu olarak. Em destin min dişon, biz ellerimi yıkıyoruz. Artık burada nesne ve özne birbirinden bağımsız. O yüzden ho'ya kullanmama gerek yok. Doğru bir kullanımdır. Ezu huşka ho dişim mali, ben ve kız kardeşim eve gidiyoruz. Bu doğru arkadaşlar ama öğrencilerimizin çokça kullandığı ezu huşkammin. Böyle derseniz ezu huşkammin için mali ben ve benim kız kardeşim eve gidiyoruz oluyor. Bu da biraz gramer olarak yanlış oluyor açıkçası arkadaşlar. Eğer alakalıysa ho dememiz daha doğru. Ezu huşka ve için mali ben ve onun kız kardeşi eve gidiyoruz. Bakın artık benimle alakası yok. Artık benimle bir alakası yok. O yüzden ben ne yapıyorum? Huşka diyorum, artık burada ho kullanmama gerek yok. Parantez içinde de zaten huşka kesek edine. Yani kız kardeş başka birinin kız kardeşi. Şu özneden bağımsız birinin kız kardeşi. Ev biraya hoalizanın gehi duhuynen. O ve erkek kardeşi üniversitede okuyorlar. Ben bu hoydan anlıyorum ki erkek kardeş o dediğim kişinin erkek kardeşi. Ama bir alttaki örnekte ezu biraya wilzanın gehi duhuynen. Ben ve onun kardeşi üniversitede okuyoruz. Bakın artık ezu biraya ho diyemem. Ben ve kardeşim diyemem. Buradan ne anlıyorum? Erkek kardeş başka birinin erkek kardeşi. Artık alaka yok birbiri arasında. Em hacili ravşa seyen binerin jibo kırpandına kırdeyi cinafka ve gero ho tep karanin. Kırpandın hevano hem vatemin peyveli virhene ucid kar binerin. Em minaka binerin ez buhe usadır fikrim.
Ez çi dikim burada? Ez ê xurt dikim. Ez bi xwe wisa difikirim. Ew bi xwe naxwaze were. Dîsa ew ê xurt dikim. Em bi xwe diçin. Dîsa em ê xurt dikim. Hûn bi xwe bi me re xeber nadin. Wek me tiştek nekiriye hûn bi xwe xeber nadin. Ez tenê dikarim bêjim hûn bi me re xeber nadin. Lê heke ez bêjim hûn bi xwe bi me re xeber nadin, ez dûr de êdî bi nêwî xêz dikim, dikirpînim hevano. Dikirpînim êdî. Arkadaşlar üçüncü durum ise bu kırpandığına kırdeyi öznenin vurgulanması için dönüşlük zamiri kendi kullanılır arkadaşlar. Örneklere bakalım. Yani vurgu yapmak için kullanıyoruz. Ez bu xwe fikrim. Ben kendim böyle düşünüyorum. Ben kendim düşünüyorum. Bakın beni böyle şey yaptım, güçlendirdim. Orada vurgu yaptım. Ev bu xwe naxwaze were. O kendi gelmek istemiyor. Daha doğrusu Türkçe çevirince o kendisi gelmek istemiyor. Yine onu ne yaptım ben? Vurguladım değil mi? Altını çizdim. Em bu xwe için biz kendimiz gidiyoruz. Yani böyle başka biri değil. Biz kendimiz gidiyoruz. Yine kuvvetlendirdim arkadaşlar burada. Hûn bu xwe bi me re xeber nadin. Siz kendiniz bizimle konuşmuyorsunuz. Yani biz bir şey yapmadık ama siz kendiniz konuşmuyorsunuz. Yine ne yapıyorum burada? Vurguluyorum arkadaşlar. Kan nişaya xwe binêrin di kurmancî de cinavka vegerok xwe her tim xwariye. Ji ber ku qartafan da wan kesan her wekî din nagire, zayendê mejerê jî diyar nake. Arkadaşlar diyor ki bu notta, Türkçe'de kurmancı'da dönüşlük zamiri olan xwe her zaman yalın haldedir. Hiçbir ek almadığı için, işte büküm eki, kişi eki ve benzeri ekler almadığı için cinsiyeti ve sayıyı da belli etmez arkadaşlar. Biz xwe'ye bakarak cinsiyet ya da işte tekillik çoğulluğu anlayamayız. Örneklerine bakalım. Em numuneyan binerin. Zilan xwe dibîne, divir de xwe êdî mêye ne wisa zilan xwe jine êdî mêye. Lêkez bêjim elî xwe dibîne, hewcetine ez qartafek bênim vir lê ez fehm dikim ku ew êdî bû elî ya mêrem qala mêrekî dikin êdî. Yani zayen nêre êdî. An jî heke zarok xwe dibînin, divir de ez ji vê nêfhem dikim ku pirijmarin ne wisa kabûnerin. Her tim xwe, her tim xwariye, lê yek de mê bû, yekî de nêr bû, diya da wî jî pirijmar bû. Arkadaşlar Zilan kendini görüyor, Ali kendini görüyor, çocuklar kendilerini görüyorlar. Hepsinde tek xwe kullandım, hiçbir eklemedim. Ama neyden anlıyorum? Cümlenin kendisinden, örneğin işte Zilan dememden, Ali dememden ya da dibinin dememden, bakın tekil, çoğul ya da dişi her üçünün de yerine kullanılabildiğini görüyorum burada. Hiçbir ek almadan. Normalde neydi? Bizim işte cinsiyet belirten eklerimiz vardı. Ona göre büküm eki getiriyorduk. Ona göre vekatandek getiriyorduk. Ya da tekillik çoğulluğa göre değişiyordu her şey ama bakın hiçbir şey değişmiyor. Xwe'ye asla hiçbir şey eklenmiyor. Unutmuyoruz bunu. İşte burada Türkçeden ayrılıyor. Asla hiçbir ek almıyor. Her zaman yalın halde. Hatta bizim böyle hep tamlama yaparken hani işte birincisi vekatandek, ikincisi tavan diyorduk ya işte diyamı dediğimiz gibi. Ama bakın hep kuşka xwe falan dedik. Asla onu bükmedik, büküme uğratmadık tamlama olmasına rağmen. Nahalşem hindariye binerin divir belsif hene em bi hevdira çekindiysa ez limala nokta rudinim. Ez bêjim ez limala min an ez limala xwe. Ez limala min an xwe. Kabûnerin tekildarê ezê. Min tekildarê ezê nabe. Heke tekilî hebe me gotibû divê ez bêjim xwe. Ev ê karên neqedînin. Ev ê karên xwe neqedînin an ev ê karên me neqedînin. Kar karê ki ew giring e. Heke kar karê wan bidîsa vem bêjin ev ê karên xwe neqedînin. Lê heke kar ne karê wan be tekilî tune be divêm bêjin ev ê karên xwe ev ê karên me neqedînin hevano. Yani her duce çedbe gorî revşe. Arkadaşlar bunu Türkçe açıklayayım. Şimdi onlar ödevlerini işlerini bitirmeyecekler. Şimdi ben burada dersem ki xwe onlar işlerini bitirmeyecekler anlamını veriyorum. Peki neyi anlıyorum? İşin onlara ait olduğunu anlıyorum. Ama ben burada me dersem evet karên me neqedînin onlar bizim işlerimizi bitirmeyecekler anlıyorum. Birinde alaka var. Alaka varsa xwe diyorum. Birinde alaka yok. Alaka yoksa istediğimi kullanabiliyorum. Yani ikisi de
Her iki durumda doğru. Bakın burada alaka olduğu için kesinlikle min diyemem. Ezle min diyemem. Ama burada olabilir de olmayabilir de. Buna bağlı değişir. Emniyasiyen bilirin. Ezu xuşka nokta nokta diçim beriye. Ezu xuşka min an ezu xuşka xwe. Kabının hemen şekli. Yekli heyne. Yoksa ezu min nabe me got nayim bahevdu. Nexwe divê çi be? Divê ezu xuşka xwe be. Yine arkadaşlar ben ve kız kardeşim Beri yani böyle o koyun sağmaya giden kadınlar kız kardeş benim kız kardeşim olduğu için alakalı olduğu için artık hue kullanıyorum arkadaşlar. Ben ve benim kız kardeşim gidiyoruz demiyorum. Ben ve kız kardeşim diyorum. Yani ikinci teyit etme yöntemimiz buydu. O anlamda hue ile veriyorum. Ezu xuşka nokta nokta dişim beriye. Ezu xuşka min an ezu xuşka ve. شو تقول يعني تقص أزبة من نابت برده نخو شبه إذا أم فهمت إنكو خشكا كسر كدنا نخو أزو خشكا ve. Yine arkadaşlar burada ben ve işte kız kardeş yine gidiyoruz diyorum ama min diyemem. Çünkü eğer benim kız kardeşimse hua demek zorundayım. Öyle bir yani min kesinlikle yanlış. Eğer ben ezo huşka ve dersem ben ve onun kız kardeş demiş oluyorum. Zaten alaka olmadığı için de kullanabiliyorum artık. Emi bihavalin nokta nokta verin daveti. Eçibe emi bihavalin xwere an emi bihavalin mere. Em heye tekili heye em ji vana fem dikin. Xwe me nabe hevano. Emu me nabe. Tekili hebe divê çi bêjim, ez bêjim em ê bi hevalên xwe re werin davete. Belê hevalino ev mijacê wisa bû hêvî dikim bi kêrî we hat hatta waneyekê din li xwe baş binirin, li xwe muqate bin hevalino, xatirê we. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Umarım sizin için de faydalı bir ders olmuştur. Dediğim gibi bu böyle kitaplarda böyle birinci kural, ikinci kural gibi görmeyeceğiniz bir konu. Bu bizim artık biraz tecrübeyle az çok belirlediğimiz şeyler aslında. Çok da yazılı şeyler değil. Umarım sizin de işinize yarar. Belki derse kadar. Hoşça kalın arkadaşlar. Gelê hevalên hêja û xêratên pêrga Kurdî îro mijara me daçekên tevgerî ne me di astayekêm di daçekan bi berfirehî dîtibû divê wanê de jî heke daçekek tevgerekî nîşan bide. Yani hareketek hebe burada em ê çawa bikarbînin em ê hînî vê bibin. Arkadaşlar 5. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Daçek konusunu daha önce görmüştük. Edat demekti. Daçek'in tevgerin ise arkadaşlar hareket bildiren edatlar demek. Tevger zaten kendisi hareket demek. Bu konu güzel bir konu ve karşılaşabileceğimiz, aslında mantıklayabileceğimiz bir konu. Böyle çok Türkçe karşılığı olmayan bir konu yine. O yüzden dikkatlice dinleyin siz de. Şimdi ilk dersimize geçelim. Hevalên hêja me di astayekêm de me ji xwe daçeka dîtibû. Du de daçekekê bingehîn me dîtibû. Çi bû di de. Wek mîna pisîk di pacê de ye. Ez ji vir çi fem dikim? Pisîk di pacê de li wir sekin ye. Yani tevgerek, hareketek tune durde. Lê heke derbasbûnek hebe. Heke pisîk ji wê pacê derbas bû bezê çawa bêjim. Pisîk di pacê re derbas dibe. Heke ez êdî bireyî çêkim vîneka, ez çi watê didim? Êdî hareketek ye. Ji derva ketiye hundir, an jî ji hundir derketiye derve. Yani hareketek êdî durde, ciyê xwe guherandiye. Cudahiya we ev e. Cudahiya di de û di re. Heke em bêjin pisîk di pacê de seknek, heke em bêjin pisîk di pacê re, em ê fem bikin Kurd durde tevgerek ye. Arkadaşlar, Daçek konu dersimizde dı-d'ni çok ayrıntılı görmüştük ve dı-d'nin böyle İngilizce'deki et gibi, Türkçe'deki dade gibi anlamları olduğunu, bulunma hal eki olduğunu görmüştük. Eğer duruyorsa, örneğimize bakalım, pisik dı pacede. Eğer bu örnekte kedi ya da normalde bir şey öyle yerindeyse dı-de diyebiliriz. Hatta demiştik ki dı-de'de sınırlar çok önemlidir bizim için dı-dan farklı olarak. Yani bulunduğu yer işte ya küçük bir yerdir ya da işte özellikle belirtiriz nerede olduğunu. O zaman dı-de kullanırız.
Kedi işte pencerede diyoruz burada. Ama kedi pencereden girdi ya da kedi pencereden geçti ya da kedi pencereden çıktı. Bakın bu fiillerin hepsi bir hareket bildiriyor. Yani yer değiştirme belirtiyor bize. Eğer bu şekilde bir yer değiştirme varsa artık the değil kullanamıyoruz. Peki ne kullanacağız? Örneğimize bakalım. Pisik, the pencere, derbastı be. Artık ben burada ne dedim? Kedi pencereden geçiyor dedim. Pencereden geçiyor. Biri kedi pencerede, diğeri kedi pencereden geçiyor. O geçiyor bize hareket verdiği için, bir yer değiştirme verdiği için artık pencerede geçiyor diyemiyoruz. Türkçe'de de bunu diyemiyoruz. Ama bunu belirtirken ne yapıyoruz artık? D'yi atıyoruz, yerine R getiriyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Artık o hani de ile olan bir sürü edatımız var diye işte de temelinde. Dıbında örneğin altında demekti. Dıserde üstünde demekti. Dınavda içinde demekti. Artık bunların hepsinde D'yi kaldırıp yerine R'yi getirirsek hepsinde bir hareket katmış oluruz. Bir hareket belirtmiş oluyoruz. Yani D derken second yani bir duraklama, duraksama var. Ama R derken artık tevgel yani bir hareket var artık. Dedik ki de bulunma veriyor. D're daha çok dan ama ayrılma haliki olan değil. Oradan geçme anlamı olan dandeni veriyor. Peki dıbın da altındaydı. O zaman dıbın re dersem böyle altından geçiyor, altından gidiyor diyebilirim değil mi? O zaman böyle altından olarak çevirebiliriz bunu. Ya da dışarıda üstünde demekti. Ama orada bir hareket varsa, yer değiştirme varsa artık dışarı kullanmam gerekiyor. Dınav da içinde demekti. Ama ben bir hareket belirtiyorsam, eğer içinde ama bir hareket var orada, yer değiştirme varsa içinden diyeceksem yine D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum ve dınav R oldu. Arkadaşlar D ile dınav D'nin yani ikisi de bulunma haleti veriyordu. Ama farkını bunu birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Yine oradan bakabilirsiniz siz de. Birinde tam olarak içinde demek istiyorum. Diğerinde içinde olması değil, bulunması bizim için daha önemli. Yani şurada özellikle belirtiyorum. Dınavde ya da dınavre. Özellikle içinden. Onu belirtiyorum. O zaman navda ekliyorum. Zaten nav tek başına iç hatta karın demek. Diğer bir anlamı da. Şimdi bunları tek tek bakalım. Şunları tek tek bakalım farklarına. Böyle hevalin heja. Nahara vekir em kabinlerin tavaçedbe. Kaklibaz dısar bahrera dıfrın. Kaklibaz dısar bahrera dıfrın. Ejvir çifem dikim. Dısar bahrene lelvur naseknen. Edilur naseknen cih xwe digwênin. Ji ber vê jî ez çawa dibêjim di ser behrê re ew re watiya tevgerê dibêmin. Bi heman şeklê zêdî dikarim hemûyan bikarbînim. Pisîk dibin kursiyan re dixirxile. Ez dîsa çi fehm dikim? Pisîk dibin kursiyan de ye lê di cihê xwe de nasekine, cihê xwe digwerîne wek mînak ji bo vê lêkerê dixirxile. Ji ber vê jî ez êdî vîneka bi rêyê bikartînim. Arkadaşlar dışarıda üstünde, dibinde altında demekti. Şimdi örneklerimize bakalım. Kaklibaz dışarı bahrera dıfrın. Martılar denizin üstünden uçuyor. Denizin yani üstünde durmuyor. Orada artık bir hareket var. Eğer sadece üstünde dursa tamam dışarıda diyebilirim. Dışarı diyebilirim ya da. Ama orada bir hareket varsa artık yer değiştirme varsa örneğin uçmak fiili bize bir hareket belirtiyor zaten. Fiilden de anlaşılıyor. O zaman R'yi kullanmak durumundayım. Nasıl diyeceğim? R'yi atıyorum yerine R getiriyorum. Dışarı bahre re fırın. Bir de arkadaşlar edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Bunları da ayrıntılı görmüştük. Bakın örneğin burada bahre artık büküme uğramış. Dişil büküme kalmış. Şuradaki örnekte şimdi kedi sandalyelerin altında diyebilirim. Ama ben buradan ne anlarım? Sandalyelerin altında duruyor. Eğer hareket ediyorsa ben altında diyemem artık. Onu belirtmem gerekiyor. Nasıl söyleyebilirim bunu? Örnekteki gibi pisik dibin kursiyan re dıhırhıle kedi sandalyelerin altından sürünüyor arkadaşlar. Dıhırhıle böyle sürünmek anlamını veriyor. Zaten fiillerden de anlıyoruz yani işte uçmak, geçmek, girmek, sürünmek, düşmek belki. Yani bu şekilde hareket bildiren fiilleri böyle edatlarla kullanabiliyoruz. Zaten bu fiillerin kendisinde doğasında yer değiştirme var. Evet, buradan da dedik kedi sandalyelerin altından sürünüyor. Bəli, em ji dirê devam dikin, em ê dilêzêde dikin dîsa dinav re. Çi bû hekem bêjin dinav de wek pisîk dinav qutê de ye, pisîk dinav malê de ye,
Em dikarin wisa bêjin lêzê çi fehm bikin pisîk dûr disekine. Heke pisîk li cê xwe nesekine. Hareketek bike cê xwe biguhere nêzî çawa bêjim. Wek mînakê pisîk di nav kutiyê re derbas dibe. Di nav kutiyê re derbas dibe. Çima re ji ber ku êdî cê xwe de nasekine. Heke cê xwe de bisekine. Heke kutiyek hebûya tê de pisîk hebûya min ê çi bigota? Pisîk di nav kutiyê de. An jî pisîk di nav kutiyê de disekine. An jî pisîk di nav kutiyê de radize. Fark nake. Li heke tevgerek hebe cê xwe guheran dibe. Wek mînaka vê derê ez ê çi bêjim? Di nav kutiyê re derbas dibe. Bi heman şeklî li ber an jî di ber de seknek heye. Mesela ez li ber darê me. Ez di ber darê de me. Wek vê. Li ber ji bo vî zaptir tê bikarin. Lê heke seknek tune be, tevgerek hebe. Heke ez cê xwe de neseknim ez derbas bibim jûr. Wek vê mînakê pisîk di ber dîwer re derbas dibin. Ez ê çawa bêjim? Dîsa zêdî rêyê bikarbînim û ev re wateya tevgerê bide min. Pisîk di ber dîwer re derbas dibe. Me gotibû piştavçek hertin didewin em dikarin bêjin dîwarî an jî em dikarin bêjin dîwer ev jî şikleke tewangiye. Em ê dersa dawî avê astê de em ê vê miçarî bibînin. Yani tewanga bi vê şeklî em ê bibînin. Evet arkadaşlar, the ile oluşan edatlardan devam ediyoruz şimdi. The now de içinde demekti. Bunu öğrenmiştik. Ama içinde durmuyorsa, içinden anlamını vermek için yani hareket varsa, tıpkı bu örnekteki gibi ne yapıyorum? D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum. Pisik nav kutiyere derbastı be. Kedi kutunun içinden geçiyor demiş oldum. Zaten geçiyor fiili anlaşılacağı üzere bir hareket belirtiyor, yer değiştiriyor. Böyle fiillerle R kullanmak durumundayım. Örnekleri de görüyorsunuz zaten değil mi? Yerinde durmuyor, oradan geçiyor. Eğer ben yanında demek istiyorsam daha çok liber kullanılıyor aslında yanında için. Liber'de de belki kısmen kullanabilirsiniz. Ya da bazı yerlerde kullanılıyordur. Ama durmuyorsam ben yanında, örneğin ben ağacın yanındayım diyebilirim ki ez liber dareme. Ama eğer ben geçiyorsam oradan, ağacın yanından, orada durmuyorsam ama duvarın yanından ya da ağacın yanından, bir şeyin yanından geçiyorsam, yer değiştiriyorsam bu örnekteki gibi diyeceğim. Pisik liber diver derbas dibin. Kediler duvarın yanından geçiyor. Bakın yanından geçiyor. Yine burada artık ben hareket bildirdim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar az önce de söylediğim gibi edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Şurada görüyoruz zaten dişil büküm eki. Burada diver de aslında büküme uğramış. Ama bu bükümün bir küçük bir nüans, farklı bir şekilde bu kurun son dersinde buraya da değineceğiz. Her zaman edatlardan sonra büküme uğrar. Bunu unutmuyoruz. Bəli, em berdewam bikin. Bi ve te, bi ve. Şu ev medid zanen ev c nokta edin navan jî tiştek de dere. Wateya çi de wateya di Tirkî de doğru ve wateyê de. Em bu xwînin dibêje tevger ber bi aliyek ve. Tevger ber bi aliyek ve. Yani ez cêkî diçim cihekî ez wê nîşan didim. Em mînakên xwe binêrin tu bi ku ve diçî. Tu bi ku ve diçî. Ka binêrin dîsa tevgerek ye. Ama tene aliyek tene ez ber bi aliyek ve tene diçim. Ne her du aliye. Anjî ez bi aliye jor ve diçim. Ez bi aliye jor ve diçim. Dîsa her duyan diçi tevger hene. Arkadaşlar bi ve bunları tek tek Türkçe açıklayayım çünkü kullanımları önemli ve yine mesela sınav kağıtlarında öğrencilerimizin bu konuyu karıştırdığını görüyoruz, kafalarını karıştırdığını. O yüzden böyle güzelce anlayalım. Bi ve Türkçedeki doğruya karşılık geliyor. Bir yere doğru gitmek arkadaşlar. Örnekte de diyor, cümlede de diyor ki tevger ber aliye gibi, yani hareket bir yöne doğru arkadaşlar. Bir yere doğru gidiyorum, eve doğru gidiyorum, çarşıya doğru gidiyorum. Bu o doğru anlamını vermek için bu ve'yi kullanıyorum. Artık neresiyse onu ortaya getiriyorum. Tu ku ve diçi nereye gidiyorsun? Motomot çevresini çevirecek olsam nereye doğru gidiyorsun? Zaten ama bir yere doğru zaten gidiyoruz. Onu özellikle belirtmemize gerek yok. Kısaca nereye gidiyorsun diyebiliriz. Ama dediğim gibi nereye doğru gidiyorsun? Ya da ez bi aliye jor ve diçim. Ben yukarıya doğru gidiyorum. Ya da yukarıya gidiyorum her neyse. Yukarıya doğru yani bir yerden bir yere doğru anlamını veriyorum bi ve ile. Em verin ya diyem ji ve her ji bi ve'ye çetbin. Ji ve hevano ço ji tene wateya derketin edida. Ji ve hekez bir şekli bir karbinim. Tevgeraj derketna ciheki diğer lige.
tevgera ji derketna cêk ez cêkî derkevim û ji vê ve diyar dikim. Tu ji kuvvetê tu ji kuvvetê tu ji cêkî derketî tu hatiye vê dirê. Lê tu ji kuvvetê ez ji aliyê jor ve têm. Ez ji jor derketime bêjêr bûme ez bêjim ez ji aliyê jor ve têm. Bala xwe bidin her du bereva jî hevdûne. Her du wek wate her du bereva jî hevdûne. Heke ev ji ve ne boci bo deman were bo deman jem bikatine wek mînaka vê dere ez bêjim ez ji doh ve dixebtim. Ez ji doh ve dixebtim an jî ew ji doh ve dixebite. Dîsa wek dem jî wateya Tirkîde dem berî dide. İngilizce wateya since heye ya. Aynı bir wateyê dide çmare. Arkadaşlar ji ve iki anlamı var. Bunu hem yer için hem zaman için kullanabiliyoruz. Önce yer için olan anlamına gelelim. Evet Türkçesi den beri çevrilebilir. Tevgeraş derketna cêkî diyardike. Bu nasıl bir yere doğru olan hareketi belirtiyordu. Bu da bir yerden çıkma, ayrılma hareketini veriyor bize. Örneğimize bakalım. Tuş kuvveti nereden geliyorsun? Yani bir yerden buraya doğru gelmiş ama nereden geliyorsun? Ez ji aliyê jor vetim. Yukarıdan geliyorum. Yukarı taraftan geliyorum. Dikkatinizi çeksin. Birbirinin tersi bunlar. Tuş kuvvet için nereye doğru gidiyorsun? Dış kuvveti nereden geliyorsun? Nereden buraya doğru geliyorsun? Belki bu şekilde düşünebiliriz. Ez bi aliyê jor vetim yukarıya doğru gidiyorum. Ez ji aliyê jor vetim yukarı taraftan geliyorum olmuş oldu. Bunlar bize yer belirtiyordu. Eğer ben zaman için kullanmak istiyorsam bunu arkadaşlar ji bo deman wateya dem berî de. Zaman için kullanacaksam den beri anlamını veriyor. Dünden beri çalışıyorum. Geçen seneden beri Ahmet'teyim. Bu şekilde düşünebiliriz. Ev ji doh ve dixebite o dünden beri çalışıyor. İngilizce'deki since benziyor. Türkçedeki den beriye benziyor. Zamansal olarak. Belê em devam bikin. Bi re ji re. Ev neke her du bi v'ye çêdibin. Niha ev her du jî r'ye çêdibin. Lê em divan de balava bikişem gotiye da çekim, ne gotiye da çekim tevgerîn wek van. Ji ber ku hinek cuda ye. Lê em dîsa binêrin, dîsa zav tên bikaranîn. Kam bixwînin dibêje bi re ji bo kesan wateya bi hevrebûnê dide hevano. Ji bo kesan, ev derbara me bikişine ji bo kesan. Wateya bi hevrebûnê dide. Yani ne ji bo tiştên din, ne ji bo maseyê, ne ji bo kursiyê. Ji bo kesan. Ez bi te re pir kêfxweşim. Ez bi te re. Wateya bi hevrebûnê dide. Tu çima bi min re xeber nadî? Wateya bi min re dîsa wateya bi hevrebûnê dide. Ev jî bi me re tên. Dîsa wateya bi hevrebûnê dide. Arkadaşlar bi re ve ji re'ye geçtik. Bunlar re ile oluşan edatlar ama şu anda şey belirtmiyoruz. Bakın daha çekin tevgeri demedim başlıkta. Bu ikisinin farklı kullanımları var. Kişiler için olan kullanımları var. Onları göreceğiz. Bi re arkadaşlar kişiler için birlikte anlamını veriyor bize. Şimdi daha önce sadece b'yı görmüştük ve b'nın ile with anlamına geldiğini görmüştük. Örneğin ez bi kere hurdikim dediğimizde ben işte bıçakla doğuruyorum ya da ez bi bala fred için ben uçakla gidiyorum. O birliktelik anlamını veriyor ama bunu kişiler için kullanacaksam bi re şeklinde kullanırım. Ez bi te re pir kêfxweşim. Ben seninle çok mutluyum. Bakın sen kişi olduğu için re ile kullandım. Uçma bi min re xeber nadî. Sen neden benimle konuşmuyorsun? O ileyi arkadaşlar re ile veriyorum artık eğer kişi ise. Benimle neden konuşmuyorsun? Ev jî bi me re tên. Onlar da bizimle geliyorlar. Bir de arkadaşlar yine dikkat ediyoruz hepsine. Daha çekten sonra hep büküme uğruyor. Hep o yüzden eğer biz zamirleri kullanacaksak bükümlü zamirleri kullanıyoruz. Em werin ji re'ye. Ji re ji bo kesan dibêje ev Tirkîde wek ismin a halî derbas dibe. Kurdyawi jî bi vî şeklî em bi ji re'ye wî watê didin. Em mînakê bidin. Em neka di Almanî de neşaçmin wek halê datif e. Di Kurdî de jî ji re. Ji bo kesan dîsa. Ez ji deya xwe re qebdek gul bînim. Ez ji te re dibêjim wisa neke. Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Bila bala we bikişinin ev dîsa tenê ev te bo kesan tê bikaranîn hevano. Arkadaşlar ji re de kişiler için, yine yer için değil, kişiler için ismin a hali, işte sana, bana, Ayşe'ye, Ahmet'e, o a halini vermek için kullanıyoruz. Bu Almanca'daki datife benziyor. Orada da o a halini
başka şekilde oluşuyordu. Kürtçe'de de jire ile oluşuyor. Örneklere bakalım. Ben anneme bir demet gül getiriyorum, bir demet çiçek getiriyorum. Anneme demiş oluyorum burada. Bir de dikkatinizi çeksin. Diyahue, anneme. Benim annem demiyorum. Anneme diyorum. O yüzden annem benimle bağlantılı olduğu için burada mın değil, hue kullandık. Ben sana diyorum ki böyle yapma. Ben sana böyle yapma diyorum. Yine sana. Bakın o ah halini verdim. Uçmacımın ratıştek nabeji. Sen neden bana bir şey söylemiyorsun? Arkadaşlar a dedim ama hani Türkçe'de de öyle ya. Aynı oluyor yani. Yani anneme o da fark etmiyor. Bilgisini vereyim. Bana neden bir şey söylemiyorsun? Burada da yine a hali, datif halini vermiş olduk. Unutmayalım bu ikisi kişiler için kullanılıyor arkadaşlar. Em hajivarın hingariye. Ev ber gund dıçın. Pır diyarı ku dvirde tevgereke. Pır diyarı ku emi daçekeke tevgerin bu karbinin. Ev ligor hinek inisiyatifa ve yani tuhasın kişan vatiye bidin. Untkarım gül şiklişip karbinin. Le Pırani herkes bejim ben köye gidiyorum, ben köye doğru gidiyorum. Nahuazi çava bejim, tevgerek şeheye. Burada bir hareket var arkadaşlar. Köye doğru gideceğim. Pardon, ev için. Onlar köye doğru gidecekler diyeceğim burada. Nasıl söyleyeceğim bunu? Ev ber begund ve için. Ya diyem ezi te vegerim. Ezi te vegerim. Burada kesekiye. Divırda kesekiye. Dive ez jbo datekin jbo kesan tem karbinim. Em çoğat karım beşin. Em çoğat karım beşin. Var ne bir fikrin. Arkadaşlar şimdi burada ben sen var bir de dönmek fiili var. Nasıl diyeceğiz? Mesela seninle döneceğim diyebiliriz değil mi? Peki o birliktelik anlamını bir önceki saatte görmüştük. Nasıl vereceğiz? Birliktelik anlamını seninle demem için ezi bitere vegerim. Ben seninle döneceğim. Çok daran dıfırın. Burada tıkarın gelek dışan bir için. Le divem tevgen içan bütün şiber ku fırın heye, le kereket tevgerin heye. Tıkarın bir için liser vak ev necbo bersvabi. Mesela liser belki ser, ber, bün. Her çeşit karın bu karbinin. Gor inisiyatif ameye fazla kijan vatiye bidin. Arkadaşlar kuş, işte ağaçlar, uçmak var. Burada ağaçların üstünden diyebiliriz, yanından diyebiliriz, altından diyebiliriz. Bu sizin hani hangi anlamı vermek istediğinize bağlı. Bu örnek için ama çok dışarıdan rıdıfrın kuşlar ağaçların üstünden uçuyor demiş olduk. Gördüğünüz gibi R'den anlıyoruz ki bir hareket var ya da zaten frin uçmak bir hareket belirtiyor bize. This pace ketye mali. Burada diyor ki burada görmediğiniz bir zaman var o yüzden açıklayayım. This hırsız demek arkadaşlar. Pace biliyoruz pencere ya da şibakede deniliyor. Ketye mali eve girmiş anlamı var burada bu cümlede. Pencereden diyebiliriz ya da pencerenin içinden diyebiliriz. Her ikisi doğru. Eğer ben pencereden diyeceksem de pencere demem lazım. Çünkü hareket belirtiyorum burada. Eğer pencerenin içinden özellikle belirtmek istiyorsam tınav pencere demem gerekiyor. Zaten burada 3 boşluk var. Tınav pencere. Av kevran dherke. Burada herikin diğer ku tevgerekiye emet şu av herikin yani pır diğer ku emedatekin tevgerin bu karbinin misal gor inisiyatif meyen fazın kişan vatebiden es karım bejim ser bu karbinim es çizanım ber bu karbinim gürgütür gori vat yani her duşi rastın bu ve minake. Arkadaşlar su taşların dherke akmak taşların üstünden de akabilir, yanından da akabilir. Her şeyi söyleyebiliriz burada. Yani o iki kullanım da doğru. Aklınıza bulunsun. Ne diyebiliriz örneğin? Av berke vrandarke ağaçların yanından taşların yanından akıyor. Yanından demişiz. Ama dediğim gibi diser kevranrede hareket edersem taşların üstünden anlamını veriyorum. O da doğru. Kullandığımız yere göre. Dur periniyekte. Arkadaşlar şimdi diyor ki uzak periniyek çığlık bir çığlık geliyormuş. Arkadaşlar şöyle bir mantık yapalım.
bir yere gitmek varsa, eğer gitmek varsa zaten o bir yere doğrudur. Eğer gelmek varsa o bir yerdendir. Bir kere gelmek fiiliyle, odan çıkma haliyle kesinlikle j kullanmam gerekiyor değil mi? Kesinlikle j kullanmam gerekiyor. Ama o uzaktan buraya doğru gelmiş, yani tevger berbi aliye, icaliye gider keve berbi aliye giveti, o hareket bir yerden buraya doğru gelmiş. O zaman ne kullanacağım? Zaten boşluktan da belli oluyor. Artı J'da anlaştık. Dur ve Piriniyek'te uzaktan bir çığlık geliyor demiş oldum. Tuçma ve derevan diki. Disa keseye. Şo kesçi bun bire behevre bun jire ev dati vate dati vedida. Dıvırda diyare ku ne behevre bune. Derev kırın u behevre bun ala kavantuneye. Nefami adım bikarbinin. Arkadaşlar şimdi çevirelim. Sen neden o yalan söylüyorsun. Şimdi kişilerle birlikte kullanılan 2 tane vardı. Bire şuradaki gibi bire birliktelik anlamını veriyordu. Jire de ismin A halini veriyordu. Burada yani ona yalan söylüyorsun dememiz gerekiyor. Onunla yalan söylüyorsun. Aslında o da oluyor mantık olarak da burada söylemek istediğimiz o değildi. Yine yani mantığa göre tabii ki istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi ben diyeceğim ki ona neden yalan söylüyorsun? O zaman nasıl söyleyeceğim? Tuçma Şuvere derevandiki. Bu da zaten kişiler için kullanılan ikinci edatımızdı. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu konu benim çok sevdiğim bir konu. Bence çok zevkli bir konu. Umarım siz aradaki farkı iyice anlamışsınızdır. Unutmuyoruz. Eğer hareket varsa o D'ler gidiyordu. Sonunda yerine R geliyordu. İkinci önemli nokta ise edatlardan sonra her zaman ismimiz büküm halinde kullanılır. Bazı istisnalar var büküme uğramayan. Onları zaten derslerde oldukça işte üstünü çizdik. Mesela hue artık öğrendik. Hue Cinapka ve göre hue büküme uğramıyor. Eğer isimse büküme uğruyor, sıfatsa büküme uğramıyor. Onun dışında isimlerimiz hep büküme uğruyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Bir dahaki derse kadar kendinize dikkat edin. Geli hevalin heja bu hatırı ve sevidik muaneme şibo ve şisu da var bu. Vaneye ki hoş kadar baskır. Behavior hedefine hatta vaneye gidin. Da hoş yedir eminim. Geli hevalin heja umxeratın ferga kurdi. İro micarame cinabkin lehefxis diye. Ya brasti ev micar ne micara ve asti. Ev micareke bu astem bilintire le şiber kuma hin tiştem bringehin juha medit em himbun u her vuha ev micar nekte şaşkıdın. Jehela rasni vi seveci, jehela bu karan ne beşi. Şiber vi muhas em ve asti de hini ve micara bringehin bibin. Arkadaşlar 6. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde cinabken lehefxis konusunu öğreneceğiz. Bu konu az önce de söylediğim gibi aslında üst kurların konusu. Böyle direkt ait konusu değil ama bu konuyla ilgili temel şeyleri biz zaten şimdiye kadar öğrendik. Çünkü edat kullanacağız öğrendik çok iyi. İşte cinaf kullanacağız öğrendik. Tavan kavramını öğrendik. Hepsi bu konuyla alakalı. Bir de arkadaşlar bu konu hem çok fazla kullanılıyor Türkçe bilenler tarafından hem de bazı durumlarda yanlış yazılıp yanlış da kullanılıyor. Dersin ilerleyen slaytlarında göstereceğim zaten nasıl yanlışlar olduğunu. O yüzden böyle sağlam bir temelle gitmek istedim ve bu konuyu da bu kurda öğrenmek ve öğretmek istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevalno bir demet ne ki? Em behevdure bu konunun o analize metne bakın. Min digot kaydı dilevi tiştek nemaye. Lette de kuleke mazın heye. Dıçı da kuleke mazın heye hevalno. Dilevi de ne olsa em çıtbinin evde cihe dilevi cihevi gırtiye kabınerin edi dilevi de dilevi de edi cihevi gırtiye. Em berdevam bakın. Es pere dağıfım. Es bekire dağıfım. Buvire, anji buvire, anji bu ayşeire, anji bu bave xore, her tişti bedvirde. Disa cihe nabeki girdiye, keseki girdiye. Anko ev, cinavkeş xo diyare. Lili min guhdar nake. Ka tu ji jere bibeje. Ji kire bibeje, jiwire, anji jiwere, anji jidyaminre, ji xuşka xore, her tiş disa dibe. Dema ku ez lê dinerim, ez li kê dinerim, disa li wî, li wê, li diya xwe, her tiş disa dibe. Yani
C naveki girdiye. Zaf xemgin dedim. Biladi lweyne anne nere o evqas xo neşne. Burada çar cure hene. Şu dinafkin lefxisi çar cure am pekti. Eme bi hevdure yek bi yek bana kontrol bükün. Arkadaşlar şimdi bu metnin analizini yapalım. Hep birlikte ve dinafkin lefxisi nerede kullanılmış bir bakalım. İlk cümlemizde bir şey yok. Min digot kaydı dilevi de tiştek nemaye. Ben burada digot söylemenin geçmiş zaman hali daha öğrenmedik. Yani böyle bunu böyle bir kalıp gibi şey düşünebilirsiniz. Yani ben sanıyordum ki, ben söylüyordum ki, yani öyle sanıyordum. Dilevi de tiştek nemaye. Onun gönlünde bir şey kalmamış. Dilevi de onun gönlünde bir şey kalmamış. Lete de kulekemazın heye. Ama orada büyük bir dert var. Büyük bir keder var, elem var. Kul bu anlamlara geliyor. Dert, elem, keder, acı. Nerede var peki? Dilevi'de. Artık bakın le dilevi'de kulekemazın he demiyorum, le de diyorum. Ama orada onun içinde diyorum değil mi? Yani diyebilirim ki bu de dilevi'nin yerini tutmuş burada. Dilevi bize olmuş de. Yani şöyle söyleyebilirim. Büküm ekinden alışacağı üzere dişil büküm eki almış. Dişil bir kelime. Artık demiyorum uzun uzun dilevi, de diyorum. Ya da işte dilevi de şeklinde de çevirebilirsiniz. Bir de burada onun gönlünde o kişinin erkek olduğunu da biliyorum artık. Espere dağıfım. Ben onunla konuşuyorum. Onunla konuşuyorum. Peki burada onunla anlamını veren ne arkadaşlar? Şimdi geçen dersimizde biz b're'nin kişiler için birliktelik anlamı verdiğini öğrenmiştik. Değil mi? Daha çekin tevgenin konusunda. Ama burada onunla diyorum ama b're görmüyorum. Sadece re'sini görüyorum. Peki b'sı nerede bunun arkadaşlar? Aslında b'sı bu p'nin içinde. Yani bu p, v'nin yerini tutmuş. Bakın hem b'nin yerini tutmuş hem de onun anlamına gelen v'nin yerini tutmuş ve ez b'vire dağfım yerine ez b're dağfım demişiz. Lelimin kuhtarnaki ama beni dinlemiyor. Katu jejere bebeje. Hele sen de ona söyle. Ona söyle. Şimdi ona anlamını vermek için biz ne diyorduk? Jivire ya da jivere diyorduk ya da jidyaminre. Yani kişiler için jire oluyordu o anlamını veren. Peki burada ne var onun yerine? Burada bir J görüyoruz. Bakın jivi ya da jive dememiş. Sadece J demiş. Ben o zaman ne anlıyorum? Bu J'nin yine jivi, ona jivi'nin yerini tuttuğunu anlıyorum arkadaşlar. Artık yavaş yavaş kalıp belirleşiyor. Demako ez lednerim. Ona baktığımda zavham gindirim. Çok üzülüyorum. Şimdi ona baktığımda lenerin yani l kesekin nerin. Bu bir fiil. Değil mi? Bir şeye bakmak oluyor. Ben burada ne yapıyorum? O l'yi görmüyorum artık o fiilde. V de görmüyorum. Sadece L görüyorum. O zaman şunu diyebilirim. Buradaki L de yine V'nin yerini tutmuş. Demako ez Lvi dinerim ya da demako ez L dinerim. İkisi de aynı. İkisi de doğru arkadaşlar. Bilaydi Lvi'nin nere? Bakın bir daha L nerim var aslında. Görüyorsunuz değil mi? L nerim. Artık fotoğraflara bakmasın. Bu ev pasfoneyişine ve o kadar kendini üzmesin. Acıtmasın. Şöyle özetleyelim arkadaşlar. Nafkin lefhısı dediğimiz şey bir adet edattan ve bir de e'den oluşuyor. Bu e'nin ne olduğunu ileriki kurlarda öğreneceksiniz. Hiç orasıyla ilgilenmeyin. Artık bunlar j, e yan yana geliyor ve j'yi oluşturuyor. B, e yan yana geliyor ve b'yi oluşturuyor. D, e yan yana geliyor ve d'yi oluşturuyor. L, e yan yana geliyor ve l'yi oluşturuyor. Artık bunları şunlar yerine kullanabiliriz. Şuradaki e'ler içinde ve'yi direkt düşünebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bu cinafken lefkası dediğimiz bu 4 tane zamir türü sadece 3. tekil kişi için kullanılır. 1., 2. ya da çoğullar için falan değil. Zaten notumuzda da öyle diyor. Cinafken lefkası jibo kessa anji kesiseyem yakşimar ango ve de karani. Yani bunlar sadece ve'nin yerini alır. Şu edatları öğrendik. Edatlardan sonra büküm halinin kullanıldığını biliyoruz. İsimse de zamirse de bükümlü zamir konacak ya da isme büküm eki gelecek. Eğer 3. tekil kişileri kastediyorsam şu şekilde kısaltabildiğini öğrendik bu derste arkadaşlar. Şimdi devam edelim.
Tu jwîre çi bikirî. Sen ona ne alacaksın? Şimdi ona anlamını j ve r'nin verdiğini öğrendik. Tamam, bu bizim edatımız, ona anlamını veren. Edattan sonra büküm olduğu için işte evviye dönüştü. Buradan erkek olduğunu anlıyorum. Peki ben bunu kısa olarak nasıl kısaltabilirim? Tu jwîre çi bikirî, bakın ne oluyor? Eze jere kompütüreki bikrim. Bu burada bir iyi olması gerekiyordu arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Eze jwîre kompütüreki bikrim ya da bunun kısa hali şurada öğrendiğimiz gibi eze jere kompütüreki bikrim. Yani jwi artık j'ye dönüşmüş arkadaşlar. Tu avşin yaratayım. Sen avşinle geliyor musun? Şimdi ben diyebilirim ki cevap olarak bele ez bi avşin yaratayım. Ya da bele ez beverettim. Burada kadın olduğunu anlıyorum avşinin. Ez beverettim. Ya da bunun kısa hali olarak bele ez berettim diyoruz. B neyden oluşuyor? B ve E'den oluşuyordu. B oluyordu. Zaten birliktelik anlamını veren onunla kişiler için böyle olduğunda yine tam bir önceki derste öğrendik. Di çantaya da çeheye em dikarim bejin di çantaya da tiştek düneye. Anji dve de tiştek düneye. Anji de tiştek düneye. Angu em çi fem dikin di çantaya da ev du ev hali davan katiye bahevdu. Bu ye de. Arkadaşlar tıpkı bunlarda olduğu gibi d ve buradaki e, yani büküm hali diyeyim ben size, yan yana geldiğinde artık bize d'yi verdi. Zaten d biraz içinde anlamını veriyordu. Daha de çantada ne var? Orada işte bir şey yok dedim burada. Artık bu çantanın yerini tuttu. Live bigere. Yani onu ara. Live bigere. Cevap olarak ne diyebiliriz? Eze live bigerim diyebiliriz. Ya da eze işte kişinin adı Zelal olsun. Eze li zelale bigerim diyebiliriz. Ya da kısa hali olarak eze le bigerim. Yine bu le de li ve büküm halinin yerini tutmuş. Böyle ember devam bikin. Divê tu ji wê lêborîm bixwazî. Em çi dibînin virde? Ji wê dibînin, ne wisa? Ji û halê tewangê û kesasê em. Her tişt dibe. Nexwe em dikarin vî neka kurt bikin. Em ê çawa kurt bikin? Ji û ew ê dihat bahevdû. Divê tu jê lêborînê bixwazî bû. Di vir de hevano, ji xwe jê me got cihê ji û wêyê digire. Ji ber vê yekê em êdî nikarim bibêjin divê tu jê wê lêborînê bixwazî. Jê wê şaş e. Ji ber ku ji xwe ev jê cihê wê jî digire. Arkadaşlar burada en çok yapılan yanlışı, yazım yanlışını görüyorsunuz şu anda. Bütün örnekler için bakacağız buna. Şimdi divê tu ji wê lêborînê bixwazî, ondan özür dilemelisin. Ben bunu ji wê'yi görüyorum artık. Bunu nasıl kısaltabilirim? Divê tu jê lêborînê bixwazî. Yine ondan özür dilemelisin dedim. Artık buradaki j, ji wê'nin yerini tuttu. Burayı anladık. Arkadaşlar artık bu yerini tuttuğu için wê'nin de ben bir defa daha wê'yi yazamam. Buna gerek yok artık. Divê tu jê wê lêborînê bixwazî artık yanlış. Bu en çok öğrencilerimizin en çok yaptığı yanlış bu arkadaşlar. Ya j lêborînê bixwazî demem lazım ya da ji wê demem lazım. Ya da belki isim kullanırım. J, Ayşe de diyebilirim. Ama J ve ikisini aynı anda diyemem. Çünkü buradaki J zaten V'nin değerini alıyor. Zaten ikisinin birleşiminden oluşuyor bu. Em ji bo minakendin jibnerin di fergê de çend xwendekar hene? Di fergehê de kabnerin. Di fergehê de. Burada di yekiye kesa sem işte sem yek şimar heye em ne mecbur çwa kesbe we hani c tiştan çitikre ez edi çawa dikarim bêjim de çend kes hene yani de çend xwendekar hene fark nake ez dikarim bêjim de ev de cihê di û fergehê digre lê ez nikarim bêjim de fergehê de çend kes hene ji ber ku çixwe ev de cihê her duyan çi digre. Arkadaşlar aynı şekilde d'dan ve büküm halinden t olduğunu öğrendik biz. Artık bu t'nin her ikisinin yerini tuttuğunu da biliyoruz. O yüzden bir daha içinde sınıfta dememe gerek yok. Zaten burada t derken orada diyorum yani örneğin. O yüzden zaten fergehe ve t'yi yan yana kullanamam. D fergehe de çent kesene yanlış. Yanlış arkadaşlar.
tekrar ediyorum. D her ikisinde yerini tutuyor burada. Zaten orada diyorum ben burada. Orada sınıfta işte kaç kişi var demem saçma olur. Ya orada kaç kişi var derim ya da sınıfta kaç kişi var derim. Sınıfta diyeceksem bu şekilde ilki gibi, orada kaç kişi var diyeceksem D de demem gerekiyor. L'hotel dibini. L'ye dibinin burada o hali devam dibinin, nabek dibinin işte işte seyeme diyare. Em kan çava beşin, L'yem çava kurt bakın. Tu ledmini. Tu ledmini. Em dîsa wek van, em nikarin ço gavaz bêjim lê ev cihê otelê jî digre, cihê liyê jî digre. Ez êdî hewce tune ez dîsal vir lê otelê binivisim. Ji ber vê yekî jî tu lê otelê dimînî şaşe. Aynı şekilde arkadaşlar, sen otelde mi kalıyorsun? Ya da burada nasıl söyleyebilirim? Sen işte orada mı kalıyorsun diyebilirim. Zaten bu L hem L'nın hem de otelin yerini tutuyor. Hem L'nın hem otelin yerini tutuyor. O yüzden orada otelde demiyorum. Artık sadece bir tanesini kullanıyorum. Ya tu L dimini diye sorarım, yani orada mı kalıyorsun, ya da tu L otel dimini, otelde mi kalıyorsun derim. Ev bu balafre na İstanbul'e. Yine burada bir bu görüyoruz. Bir de üçüncü tekil şahsın kullanıldığı bir yer görüyoruz. Zaten bunu söylememe gerek yok. Çünkü tekil kişi sadece kişi olmayabilir yani. Herhangi tekil ve o dediğimiz her şey olabilir. Burada işte uçakla ev bu balafre na İstanbul. Uçakla gelmiyor. O uçakla gelmiyor İstanbul'a diyoruz. Şimdi uçakla bu balafre bunun yerini ne tutabilir? Bu neye dönüşüyordu? Ev ve na İstanbul'u. O onunla İstanbul'a gelmiyor dedik burada da. Zaten onunla dediğim şey uçakla, uçak ile. Ben bu anlamı B ile verdim. Hem B'yi içeriyor ile anlamını, hem de uçak anlamını şuradaki ev sayesinde içeriyor. O yüzden bir daha onunla uçakla dememe gerek yok. Yani eğer ben ev B balafre na İstanbul dersem yanlış olur. O onunla uçakla İstanbul'a gelmiyor demiş olurum. Bu da gramer olarak yanlış. Hin lêkerin ku bi cinakên lêvxistî çêdibin. Hevan ûndvan divir de hin lêkeran dibînin. Ev lêker bûne lêkerên nû. Mesela gihiştin, buya tê gihiştin, işte ketin buya pê ketin, her vekidin. Ev hemû lêker bi cinakên lêvxistî çêbûne. Wek mînak, di gihiştin, buya tê gihiştin. Bi ketin, buya pê ketin. Mesela bu çawa bêjim, bi tiştekî ketin ez nabêjim, ez bêjim pê ket. Êdî buya lêkereke nû. Bi xistin, buya pê xistin. Ji kirin, buya jê kirin. Ser ji kirin, buya ser jê kirin. Ji birin, buya jê birin. Li kirin, buya lê kirin. Arkadaşlar burada bu cinaktin levhası ile oluşan bazı fiilleri görüyoruz. Şunun bilgisini vereyim. Bu fiiller asıl anlamını kaybetmiş fiiller. Aslında türemiş fiil gibi düşünebilirsiniz. Örneğin giyiştin, yetişmek, gahştın da deniliyor. Yetişmek ama T, giyiştin artık anlamak, kavramak. Bakın buradaki T nereden geliyor? D ve E'den geliyor arkadaşlar. Bunlar yan yana gelmiş. Artık yeni bir fiil olmuş diye giyiştin. O da bize anlamak, kavramak anlamını veriyor. Ya da ketin. Ketin normalde düşmek, girmek anlamı vardı. Ama şunların yan yana gelmesiyle P ketin ise yanmak demek arkadaşlar. Bir şeyin yanması, tutuşması. Ateşin yanması. Ya da aynı şekilde hıstın. Aslında hıstın işte koymak anlamı var. Ama P hıstın dediğimizde artık ateş yakmak anlamını veriyor bize. Kırın. Kesmek anlamında, ama ben J kırın dersem, kırın yapmaktı ama J kırın dersem artık kesmek anlamı var. Hatta şurada varmış zaten. Cebrin de öyle. Ser J kırın, ser kafa demek, kırın yapmak demek. Ama bu J, yani E'den oluşmuş J hepsi yan yana geliyor. Ser J kırın yeni bir fiil oluyor. Canlı hayvanı kesmek diye çevirdim ben. Çünkü ya aynen bu kurbanlarda kesiyoruz ya biz. Onun için kullanılıyor sadece. Yani ser kafa demek ama bu kafa kesmek yerine kullanılmıyor yani. Direkt canlı hayvanı kesmek anlamında kullanılıyor. Yine birin silmek. Birin birin. Yan yana geliyor. Birin normalde götürmek arkadaşlar. Birin silmek oluyor. Yepyeni bir fiil oluyor. Kırın yine yapmak, etmekti. Kırın
lekrin yani artık giydirmek oluyor. Tabii ki yine bunların hepsi üçüncü tekil kişi arkadaşlar. O yüzden giydirmeyi de çoğu kişiler için değil, tekilse kullanıyoruz. Bunun yerine mesela şey de diyebilirsiniz. İşte li keçahwe, işte ez li keçahwe, ez cile keçahwe li ve dikim de diyebilirsiniz. Bakın uzun hali o li ve kırın. Ama kısa hali li kırın. Ez li dikim, ben giydiriyorum anlamını veriyor direkt. Şimdi arkadaşlar burada çoğu artık kendi anlamlarını kaybetmişti ve yeni bir fiil oluşmuştu. Şurada da yine bu zamirlerle oluşan fiilleri görüyoruz ama burada anlamlarını kaybetmiyorlar. Sadece bunlarla oluşuyorlar. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Siz de kullanıma dikkat edin. Şikeseki, jitişteki haskirin. Birini sevmek. Fiil bu. Şikeseki, jitişteki haskirin. Yani ben şuraya işte ez jite hazdikim diyebilirim. Ben seni seviyorum. Ez jite hazdikim diyebilirim. Ben annemi seviyorum. Ez jivi hazdikim diyebilirim. Ben onu seviyorum. Buraya o biri geliyor ya da bir şey geliyor. Eğer ben bir şey kullanmayacaksam, isim falan vermeyeceksem direkt ne diyebilirim? Cinaki nefesi kullanabilirim. J haskirin yine sevmek anlamı. Yine bir şeyi, birini sevmek anlamını veriyor artık. Şuradaki J keseki ya da J tiştekin yerini tutuyor. Yine bunun açılımı ne? Az önce de gördüğümüz gibi J neyden oluşuyordu? J ve E'den oluşuyor arkadaşlar. Örneklere bakalım. Ez jihavine hazdikim. Ben yazı seviyorum. Ben bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? Ez direkt J hazdikim. Onu seviyorum diyebilirim. Ama ez J havine hazdikim diyemem. Çünkü J zaten havinin yerini tutuyor burada arkadaşlar. Bir daha ben onu yazı seviyorum dememe gerek yok. Dest bitişteki kırın. Ango dest bekir'in. Bu çok fazla kullanılan bir fiil arkadaşlar. Çok yaygın bir fiil. Her ikisi de öyle. Dest bekir'in başlamak. Aslında dest bekir'in nereden geliyor? Dest bitişteki, yani bir şeye başlamaktan geliyor. O bir şeyi biz buna yazıyoruz. Örneğin dest bikar, herhangi bir şey. Ez dest bikari dikim dersen ben işe başlıyorum demiş oluyorum örneğin. Yani buraya bir şey gelmek zorunda. Peki ben onun yerine zamir kullanmak istersem dest bekir'in diyebilirim. Ona başlamak gibi oluyor arkadaşlar. Peki bu P nereden geldi? Biliyoruz. B ve tiştek, yani B ve E'den geldi. Birleşti ve burada P olarak fiilimiz oluştu. Şimdi bunun açılımına bakalım. Ez dest bizanınge hedikim. Ben üniversiteye başlıyorum. Ya da bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? B ve E'yi gördüm. Ez dest bedikim. Ben ona başlıyorum demiş oldum. Ama ez dest bizanınge hedikim diyemem. Neden diyemem? Çünkü ben işte ona üniversiteye başlıyorum demiş olurum. Bu da yanlış olmuş olur. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar buradaki çoğu yüklem yani yeni bir anlam kazanmış. Örneğin işte yetişmekle anlamak çok aynı fiiller değil. Ya da girmek, düşmekle yanmak da değil. Ama bakın yepyeni fiiller oluşuyor ama şunlar da aslını kaybetmiyor. Haşem ver hindaryahwe. Ka onu binerim peşi tahmin bakın. Ama musayyak biyak biçin. Ez tiştek edvirde. Red beşim evci dinimize. Çuvarı ve valahiye ez red beşim evci dinimize. Ev çi digre ez jwire, ez jwere, ez xwendekara xwere. Cê kese seyem digre. Li ser masê sindoqek heye. Nokta de feki hene. Çi de feki hene, di sindoqê de feki hene. Ne olsa? Nexwaze çawa bidim, bi cinakê nefxistê, de feki hene. Ev ji metrobüsê hez nake. Lê dîsa ji metrobüsê hez nake, lê dîsa tê kargehê. Çi were cêwî de? Lê dîsa pê tê kargehê. Ango em dikarin cêwî de binivîsin. Lê dîsa bi wê tê kargehê. Yani bi metrobüsê tê kargehê. Arkadaşlar bu örneği Türkçe'de anlatayım. O metrobüsü sevmiyor ama yine de onunla geliyor. İşe onunla geliyor diyeceğim. Onunla anlamını nasıl veriyorduk biz? İşte bu ile veriyorduk değil mi? Birliktelik anlamını nesneler için. Bu metrobüse diyebilirim burada. Ya da bu ve metrobüsenin kısaltılmış hali ve zamir kullanarak oluşmuş hali P diyebilirim. PT karge. Onunla demiş oldum burada da. Avahiye de dehhani hene le de kaddikan tünene.
Çi burada le de çi de qed dukan dinene de avahiye de nefsa. Ez çava dikarim kurt bikim le de qed dukan tünene. Burada da dedik ki arkadaşlar binada 10 ev var ama nokta nokta hiç dükkan yok dedik. Neyde dükkan yok? Binada değil mi? Peki ben bina yerine onda anlamını nasıl verebilirim? The avahiye'de binada diyeceğime de diyorum. The ve e'nin yan yana gelmiş hali de'yi veriyordu bize. Kenge des bikaridiki kenge des de tişteki kırın. Kabinet burada kare ev. Es pencemehe dest emeçi beşin. Desnan beşin bikari. C bu tavan geçidikle dest beydikim. Tu ji werzîşê hez dikî? Ji werzîşê. Na ez em ê çawa kurt bikin? Ez jê hez nakim. Ya dawîn ez nokta noktaya hez dikim lê belê ez nokta nokta nakerim. Em çawa dikarim vî çekim. Arkadaşlar şimdi son örneğimizde ben sevmek ama Kürtçedeki mantığı anladık artık. Bir şeyi sevmek olur o. Hani böyle bakmamız lazım. Bir şeyi seviyorum diyeceğim. Yani onu seviyorum diyeceğim örneğin o bir şey neyse. Nasıl söyleyebilirim bunu Tünafkin lafzıyla? Ez, je, hezdikim. Ben onu seviyorum. Lebeli ama ben şimdi burada gerin görüyoruz. Gerin aramaktı. Ama bu fiil bir edatla oluşuyordu. Arkadaşlar bu edatla oluşan fiilleri, tüm edatları biz zaten çokça diğer kurlarda gördük. Eğer eksiniz varsa önce onlara dönüp bakabilirsiniz. Gerin tek başına kullanılmıyordu. Daha doğrusu gerin tek başına kullanılırsa gezmek anlamını verir. Ama lı keseki gerin olursa bu artık aramak anlamını veriyordu bize. O yüzden nasıl söyleyebilirim? L'nın yerini ne alacak burada? Ez, le, nagerim. Ben onu seviyorum ama onu aramıyorum demiş oldum burada da. Pele hevalin heja, em hatin daviya vaneya xwe, hevi dikmiş bo wajî sûdewar bu ev wane. Hatta waneyê kedin dixwe baş binerin, li xwe muqate bin, heke kemasyon ve hebin, û dikarin li astayeken binerin û li wan mijaran guhdar bikin. Ji ber ku tê de me gelek mijaran gerek bi berfirehî vegotin, hûn jî dikarin lê binerin. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Eğer dediğim gibi eksiğiniz varsa edat konusuna ayrı bakabilirsiniz, büküm konusuna ayrı bakabilirsiniz, edatlardan oluşmuş fiillere bakabilirsiniz. Bunların hepsi birinci kurda yer alıyor. Zaten bir video en fazla 20 dakika falan oluyor. O yüzden şey yapmayın yani. Eğer eksiğiniz varsa onları giderip bir daha gelip dersi dinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler arkadaşlar. Hevalin heja, bixêratin fêrgeha Kurdî, îro mişara me mişarekî gelek balkêşe, ez ji Tirkiyê canmış bo vê mişarê. Mişara me dema boriya sade ye. Dema boriya sade ji bo lêkerê ne gerguhez. Em ê qasektin lê binêrin ne gerguhez çi ye, gewan bêjin gerguhez çi ye, em ê hînî wan bibin. Ev dem dîsa demeke sereke ye, jiyana rojan de zaf ye, û bi min ji bo kesên Kurdî axê hinek dijwar li gorî dema bê. Ji ber ku hin qayde hene di nav jiyana rojane de em tiştekî diaxivin lê rastiya wan hinek cuda ye. Em ê hînî şaçiyên xwe jî bibin di vê waneyê de. Arkadaşlar 7. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu demaborya sade yani basit geçmiş zaman ya da dil geçmiş zaman diye çevirebiliriz. Bugünkü konumuzu Leyker'in ne gergühez başlığı altında inceleyeceğiz. Yani geçişsiz fiiller için işleyeceğiz. Ne gergühez geçişsiz demek. İlerleyen bu derste ve bundan sonraki derste geçişli olunca, geçişsiz olunca neler değişiyor bunu hep birlikte öğreneceğiz. Bu çok temel bir zaman. Bütün dillerde olduğu gibi artık geçmiş zamana giriş yapıyoruz. Şimdiye kadar beklememizin sebebi yani ikinci kura kadar beklememizin sebebi ise arkadaşlar tüm geçmiş zamanların diğer zamanlardan farklı olması. Çünkü artık başka bir kök üzerinden ilerleyeceğiz. Biz ne demiştik? Türkçe'de iki temel kök var. Şimdiki zaman kökü ve geçmiş zaman kökü. Şimdiki zaman kökünü biz şimdiki zamanda, geniş zamanda, gelecek zamanda ve birçok tipte kullandık. Artık başka bir kökle bizim işimiz. Yalnız şöyle bir şey,
Hiç Kürtçe bilmeyenler için bana göre, benim fikrim diğer zamanlar daha zor. İşte geniş zaman, gelecek zaman gibi. Çünkü bir kural yok o kökleri ezberlerken. Yani ezberlemek gerekiyor. Çoğu zaman bir kural yok. Bunda ise öyle bir şey yok. Hep küçücük bir kural var ve bütün kökleri direkt elde edebiliyorsunuz. Ama bunu da bu zamanda bence Kürtçe bilenler için biraz şey gelecek, biraz zor gelecek. Çünkü bazı kurallar var ki bizim günlük hayatımızda çok yerleşmiş. Biz öyle konuşuyoruz ama aslında öyle olmaması gerekiyor. Yani bazı hatalar yapıyoruz söylerken bunları. Şimdi hep birlikte tek tek göreceğiz. Bu derste geçişsiz fiiller için ve diğer dersler, 8. derste ise geçişli fiiller için şimdiki zamanı öğreneceğiz. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Slayta ekem de mednekiye em dîsa bi mednekem dest ve bakın ve em analiza metne bakın behevre. Dawiya heftê hevala min az zarokatiye ji Amedê hat Stenbolê. Min şeveqê ew li balafirgehê pêşwazî kir. Em hatin malê, me bêhna xwe veda û em ji malê derketin. Pêşî em çûn Taksimê û em heta Karaköyê meşiyan. Em ji wir derbasî Eminönü'ye bûn û me li wir masî xwatin. Piştre jî em ji rêya tramvayê heta Beyazîtê meşiyan. Me gelek cihên dîrokî dîtin. Em zav westiyan lê me rojeke têr û tijî derbas kir. Arkadaşlar bu metinin hepsi geçmiş zamanla yazılmış bir metin. Şimdi bakalım anlamına. Dawiya heftê hevalamla zarukatiye ji Amedê hat İstanbul'da. Hafta sonu çocukluk arkadaşım Ahmet'ten İstanbul'a geldi. Gelmek fiili neydi arkadaşlar? Hatın. Hatından hat kalmış elimizde. Min şeveqê ew li balafirgehê pêşwazî kir. Ben sabah onu havaalanında karşıladım. Karşılamak, peşvazi kırın. Em hatin mali. Biz eve geldik. Yine hatını görüyoruz ama em olduğu için, çoğul olduğu için kişi eki görüyoruz burada. Me behna xwe veda. Behna xwe vedan dinlenmek arkadaşlar. Ve hesin de deniliyor. Behn vedan da deniliyor. Biz işte biraz dinlendik. U em ji malê derketin. Ve evden çıktık. Derketin, çıkmak. Pêşî em çûn Taksim'e, önce Taksim'e gittik. U em heta Karaköy'e meşiyan. Ve Karaköy'e kadar yürüdük. Meşin, yürümek fiilini görüyoruz. Em ji wir derbasî Eminönü'ye bûn. Derbas bûn. Diyor ki oradan Eminönü'ne geçtik. Derbas bûn, geçmek arkadaşlar. U me li wir masî xwar. Ve orada balık yedik. Piştre jî em ji rêya tramvaya heta Beyazîtê meşiyan. Sonra da tramvay yolundan Beyazıt'a kadar yürüdük. Me gelek cihên dîrokî dîtin. Biz birçok tarihi yer gördük. Em zav westiyan, biz çok yorulduk. Yorulmak wastan fiili. Lê me rojeke têr û tijî derbas kir. Ama têr û tijî dolu dolu. Dolu dolu bir gün geçirdik. Yine geçirmek, derbas kırın fiilini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fiilleri tek tek bir daha bakalım. Em yek biyek luan binerin li lêkeran. Hevala min ji Amedê hat. Me got ev kîjan lêkere, lêkera hatin. Min ew pêşwazî kir. Me got kîjan lêkere, pêşwazî kirin. Em ji malê derketin. Kîjan lêkere, derketin. Em çûn Taksim'e. Kîjan lêkere, lêkera çûne. Em heta Karaköy'e meşiyan. Kîjan lêkere, meşîn. Me li wir masî xwar. Kîjan lêkere, xwarin. Me rojeke xweş derbas kir. Kîjan lêkere, derbas kirin. Arkadaşlar burada şu fiillerin mastar halini, forma ra derin dediğimiz mastar halini görüyorsunuz. Fiillerin mastar halini ve geçmiş zamanda da kullanımını görüyorsunuz cümle içinde. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekecek arkadaşlar. Bazen mesela şurada em demişiz, yani yalın zamir kullanmışız ama mesela burada me demişiz. Bükümlü zamir kullanmışız. Em çün Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Me masî xwar, biz balık yedik. Temelde ikisi de geçmiş zaman ama biri yalın halde olmuş, biri bükümlü halde. Arkadaşlar bu tam da
geçişlilik, geçişsizlikle alakalı ve dersin başında ne dedik? Geçişsiz fiiller için olanı göreceğiz bu dersimizde, yani 7. dersimizde. O yüzden bizim işimiz bu ders için yalın olan zamirlerle ilgili. Şimdi bir de fiillere bir daha dönelim. Fiiller nasıl elde ediliyor geçmiş zamanda? Çok önemli. Dedik ki geçmiş zaman kökü ve işte şimdiki zaman kökü var. Adından da belli olacağı üzere tüm geçmiş zamanlarda geçmiş zaman kökünü kullanıyoruz. Ama bu kökün elde edilmesi çok kolay. Çünkü arkadaşlar bu forma raderin dediğimiz mastar halindeki fiillerden sonundaki biz neyi ya da ını atarsak, eğer ın varsa ın, ne varsa ne atarsak elimizde kalan bizim geçmiş zaman kökümüz oluyor. ın varsa ın gidiyor, ne varsa ne gidiyor. Tek tek bakalım. Çun gitmek fiili, sadece ne var, ne gitti. Benim geçmiş zaman köküm ne kaldı elimde? Sadece çu kaldı. Peki ez için örneğin bu cümleyi nasıl kuracağım? Ez çum, ez çum. Bakın sadece şimdiki zaman ez'e göre olan kişi eki geldi. Hatın fiili gelmek fiili. ın var sonunda. Yanında ı da var. ın varsa ın gidiyor dedik. Elimizde hat kaldı. Peki ez'e göre nasıl çekeceğiz? Ez, hat, bir de kişi ekimiz ez hatım, ben geldim oldu. Huarım var arkadaşlar. Huarın ın var sonunda. O yüzden ın gitti. Huar kaldı elimizde. Nasıl söyleyeceğiz geçmiş zamanda? Min huar. Ben yedim. Burada artık şimdi kişi eki görmüyoruz artık burada. Bu bizim diğer ipucumuz. Ama geçişsiz fiillerde kişi ekini kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten buradan tespit edebilirsiniz onu. Got'un söylemek. ın var, ın gitti. Got kaldı elimizde. Min, got, ben söyledim. Yine kişi ekini görmüyoruz çünkü bunlar geçişli fiil. Diğer dersimizin konusu. Gerin arkadaşlar gezmek. Ne var sadece? ın yok. Bakın bu ı değil. O yüzden neyi attık? Geri kaldı elimizde. Peki ez'e göre nasıl çekimleyeceğiz? Ezgerim, ezgeriyam ya da her ikisi doğru. Habitin çalışmak. Sadece ne var? Bunlarda sakın şu i'yi de atmayın. Habit değil kökümüz. O şimdiki zamandaydı. Geçmiş zamanda ne varsa ne gidiyor, ın varsa ın gidiyor. Burada sadece ne var? Habiti kaldı kökümüz. Ez habitim, ben çalıştım oldu. Ahvin konuşmak. Ahvi ne vardı ne gitti? Geçmiş zaman kökü. Ez ahvim, ben konuştum oldu bu. Avetin atmak. ın var, ın gitti. Avet kaldı elimizde. Minavet, ben attım. Geçmiş zaman hali arkadaşlar. Şimdi dedik ki bazıları mınla yapılıyor, bazıları ezle. Bu tamamen geçişli ve geçişsiz olma durumuna göre değişiyor. Ve biz bu derste ne gergöhezi, yani geçişsizlik durumu üzerine, geçişsizlik durumunu öğreneceğiz. Bunun üzerinde duracağız. Hekeleyker ne gergöhez? Geçişsiz, intransitif ve yani geçişsiz ise fiilimiz. Breser tüneye, nesne yoktur. Kırdeharu dimine, özne yalın halde kalır arkadaşlar. Es, du, ev, em, hun, ev ya da işte isim kullanacaksam zozan, mırat, artık her neyse. Yalın halde, asla bükümlü halde değil. O min, te grubu değil, es, du grubundan kullanacağız. Leker ligori kırdeyi tek şandın. Fiil özneye göre çekimlenir. Ango hartafen kesalet em karanin. Yani kişi ekleri kullanılır arkadaşlar. Kişi ekleri kullanılır. Örneğe bakalım. Şimdi burada çun gitmekti, ne vardı ne gitmişti, çu kalmıştı kökümüz. Peki sen gittin diyeceğim. Sen gitmek geçişsiz bir fiil. O yüzden tu halini kullanıyorum. Tu, çu, bir de kişi ekini kullanacağım. Ligori kırdeyi tekşandı. Tu çui, sen gittin. Piştite, senden sonra ez hadim, ben geldim. Gitmek ve gelmek, bunlar geçişsiz fiil. O yüzden nesne almaz. Presertüneye, kırdeharu dimine, özne yalın halde kaldı. Ligori kırdeyi tekşandın, özneye göre de çekimledik. Şimdi biraz daha geçişsiz, nasıl bileceğiz biz geçişsiz ya da geçişli olmasını? Biraz bunun üstünde duralım. Burada çok güzel ipuçlar var. Böyle liste yapmaya çalıştım. Sizin de daha kolay tespit edebilmeniz için. Şimdi birincisi dedik ki
nesne yoktur arkadaşlar. Breser tüneye, ango bersiva çiye tüneye. Nesne yoktur. Yani ne'nin cevabı yok. Şimdi Türkçe'de biz bunu öğrenirken okullarda hep neyi ve kimi soruların cevabını yok diye öğreniyorduk. Neyi ve kimi sorularının cevabı yok. O zaman geçişsiz oluyor. Örneğin es hatim, ben geldim. Şimdi bakalım çı yani ne'nin cevabı var mı? Ben ne geldim? Saçma oluyor değil mi? Ben araba geldim olmaz örneğin. Ben arabayla geldim oluyor. Yani ben neyi geldim, ben kimi geldim? Bunların cevabı yok. O yüzden geçişsiz kabul ediliyor. Cevap yok. Versif ne? Peki geçişsizse ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradakileri yapıyoruz. Geçişsizse eğer kırda harudım yine özne yalın halde ve fiil de özne göre çekimleniyor. Bu kadar. Şimdi devam edelim diğer ipucumuza. Lekerin kubu bu ne çedbin ne gergözün. Yine güzel bir ipucu bu. Diyor ki olmak fiiliyle oluşan fiiller geçişsizdir. Hani birleşik fiiller olmak fiili oluyor diye bazen. Örneğin ez nehoşbum. Ben hasta oldum. Tumazın buyi. Sen büyüdün. Böyle bum olmak fiiliyle oluşan tüm birleşik fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Bir de arkadaşlar bunu bir yerde söylemiştim hatırlıyorum. Aslında neydi? Mesela ez nehoşum ben hastayım demek. O fişekleri var ya onların aslında olmak fiili, tıpkı İngilizce'deki to be fiili gibi olmak fiili olduğunu söylemiştik. O hani emizar to be'ye dönüşüyordu. Bizdeki kişi ekleri ise buna dönüşüyordu. Mesela ez nehoşum onun şimdiki zamandaki hali. Ez nehoşbum onun geçmiş zamandaki hali ya da ez nehoşbubum onun gelecek zamandaki hali. Aslında onların hepsi olmak fiili. Ya da büyümek. Bunu nasıl çevirebiliriz? Hasta olmak, büyük olmak gibi yani mantalite bu aslında. Yine ezmazınım, ben büyüğüm, şimdi büyüğüm. Ezmazın bum, ben büyüdüm. Ezemazın bıbım, ben büyüyeceğim. Aslında o kişiliklerin hepsi olmak fiili. Hemu kartafın kesane drastiya xoda lekera bu nene hevano. Evet, buna da tik attık, bunu da öğrendik. Olmakla oluşan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek? Bu bizim öznemizin yalın kaldığı ve fiilimizin de özneye göre çekimlenmesi demek. Lekerin kubandore hamula çedikin ne gergezin. Yine çok güzel bir ipucu arkadaşlar. Bu %90 oranında doğru, yani bazı istisnalar var, o yüzden böyle belirttim. Diyor ki, bütün vücudumuza, eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa biz onu geçişsiz kabul ediyoruz. Örneklere bakalım. Çun gitmek fiili. Şimdi ben bir yere gidince benim bütün vücudum hareket ediyor. Bütün vücudum gidiyor. O yüzden bu geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. Hatin gelmek fiili. Yine bir yerden gelince bütün vücudum geliyor. O yüzden bütün vücuduma etki ettiği için bu fiil geçişsiz kabul ediliyor. Ketin düşmek, bütün vücudum düşüyor. Vastan yorulmak, bütün vücudum yoruluyor. Mırın ölmek, bütün vücudum ölüyor. Bu şekilde bütün vücudumuza etki ediyorsa arkadaşlar geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek arkadaşlar? Geçişsiz kabul edilmesi demek. Öznenin yalın, fiilin de özneye göre çekimlenmesi demek. Pıraniye lekerin kubu ine dıkadın ne gergözün. İnle biten fiillerin çoğu geçişsizdir. Bunu zaten şeyde görmüştük, o fiilleri öğrenirken, türemiş fiilleri öğrenirken söylemiştik. İnli oluyorsa hep kendi kendine olma anlamı var. Yani kendi kendine oluyorsa ne demek? Arkadaşlar nesnemiz yok demek zaten. Bir nesnemiz yok orada. Bu anlama geldiğini de söylemiştik. Hatta o zaman demiştik bunlar geçmiş zamanda işimize yarayacak. Evet, geçmiş zamanda inle bitiyorsa çoğunluğu, ama yine istisnalar var her dilde olduğu gibi. Geçişsiz kabul ediliyor. Örneğin gerin gezmek, fırın uçmak, barin yağmak, bazin koşmak, karisin donmak, kelin kaynamak. İlle biten fiillerin çoğu. Birkaç tane çıkarırsak sanırım hemen hemen hepsi diyebiliriz. Geçişsiz kabul ediliyor. Hatta arkadaşlar şimdi bir örnek vereceğim. Örneğin ahvin ya da peyvin, konuşmak demek. Aslında ahvin ya da peyvin bunun geçişli olması gerekiyor değil mi? Çünkü ne konuştum? İşte bir şey hakkında konuştum, haber konuştum falan. Yani ne sormuştum, neyi konuştum diyebiliyorum. Bir cevap var. Ama arkadaşlar in ile bittiği için biz onu da geçişsiz kabul ediyoruz. Ve o yüzden es ahvim, es peyvim diyoruz. Min ahvi demiyoruz. Yine es, yani öznemiz yine yalın kalıyor. Normalde geçişli olması gerekiyor, ancak inle bittiği için yine biz bunu geçişsiz kabul ediyoruz.
Ya da arkadaşlar mesela akıvin, peyvin konuşmak demek, haberdan da konuşmak demek. Haberdan ya da kısekırın da konuşmak demek. Arkadaşlar örneğin orada da dan yani vermek, aslında bir şeyi vermek geçişli ya da kısekırın yapmak, bir şeyi yapmak geçişli. Sırf bu fiillerden dolayı min haberda, min kısekır ama es akıvim, es peyvim. İnle bitenler geçişsiz gibi çekimleniyor. Diğerleri geçişli gibi çekimleniyor. Anlam aynı anlam olmasına rağmen. Böyle, Ember devam bakın. Şimdi arkadaşlar bazı fiilleri tüm kişilere göre çekimleyelim dedik ki. Geçişsiz ise nasıl anlıyoruz geçişsiz olmasını? Şu kurallardan anlıyoruz. Özne, yalın ve özneye göre çekimleniyor. Çun kokaviçiye dema boride ediyem himbun ten eminneyi babicin çuma destemede jibo eze es çum bo tuye tu çuyi bo eve ev çu ev çuyena ev çu evci istisna dema boriye emekasektin begerin vedere jibo em hun ev şu به همان شکل چیدن یعنی برای قارتافین kesane به همان şekline emçun, hunçun, evçun. Arkadaşlar şimdi çunda ne var sonunda neye attık? Çu kaldı şimdi geçmiş zaman kökümüz. Bütün kişilere göre artık çekimleyebiliriz kişi şeklini kullanarak. Esçun ben gittim, çu'yu sen gittin, evçu o gitti. Arkadaşlar burada dikkatinizi çeksin. Üçüncü kişi eki yok. Evçu'ye demiyorum artık. Geçmiş zamanda Kartafak esasem evçune üçüncü tekil kişi eki yok arkadaşlar. Kullanılmıyor. Emhun evçun biz gittik, siz gittiniz, onlar gittiler. Bilmeniz gereken şey ev için e kullanılmıyor artık. E ya da y. Şimdi devam edelim. Hatın gelmek, neyi gelmek, kimi gelmek cevabı yok. O yüzden geçişsiz fiil ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden geçişsiz fiil. Ne yapıyoruz? Geçişsiz fiil olunca ez grubundaki özneleri kullanıyoruz. Zamirleri kullanıyoruz. Es hatım, tu hati, ev hat, disa kartapak esaseyem tuneye, em hatın, hun hatın, ev hatın. Lekeram man. Tene ne heye ne çu kokavi destemede ma. Em gori hemû kesan em çekin le dîsa bala xwe bidin. Yek gavaz cêkî dimînim hemû laşê min dimîne. Ji ber wî jî ez ê qartafên binakên xwe rû bikarbînim. An jî ez çimam bersiv tune. Ji ber vê em wek negergo ez qebûl dikin. Em niha li gorî cinabkan çekin ez mam, tu may, ew ma dîsa qartapak esaseyem tuneye, em hûn ew man. Mirin in heye in çu destemede mirma em li gorî hemû kesan bikişînin ez mirim tu mirî ew mir dîsa kartafa kesasiyem tuneye em hun ew mirin çok ji bo kesên pirjimar kartaf bi heman şekli çêdibin aynı ne megotçi ya giringçiye kartafa kesasiyem yani ji bo ewê tu kartaf nayê bikaran tuneye hevana lê kerên cewî dîsa ev jî belê rewşeke xweş e ji ber ku hinek cana serime tevlî hev dibe em rastiya wan binêrin. Arkadaşlar lê kerên cewî bunu böyle ikiz fiiller gibi çevirebiliriz yani ikiz çekimlenen fiiller gibi. Şimdi burada iki tane kullanım göreceğiz. İkisinin de doğru olduğunu göreceğiz. Eminim böyle biraz bilenler varsa evet böyle de söyleniyor aslında böyle de söyleniyor diyeceklerdir. Şimdi gerin gezmek dedik. Ne varsa ne gidiyor, ın varsa ne gidiyor. Burada ne var, ne attık. Geri kaldı değil mi kökümüz? Normalde nasıl demem lazım? Ez gerim. Ben gezdim. İşte neyi gezdim, kimi gezdim olmadığı için ez diyeceğim buna. Mın demeyeceğim. Ez gerim, ben gezdim. Peki biz bunu daha çok nasıl söylüyoruz ya da nasıl duyuyoruz? Ez geriyam gibi duruyoruz. Ez geriyam. Bu şekilde duyuyoruz. Neden arkadaşlar? İşte bu lekerin cevi formatına giriyor ve her iki kullanımda doğru. Her iki kullanımda doğru. Bunu da söyleyebilirsiniz, bunu da söyleyebilirsiniz. Asla yanlış değil. Bazin koşmak. Ne var ne gitti. Ez bazim, ben koştum. Ez baziyan, yine ben koştum. İkisi de doğru. Barin yağmak. Ne var ne gitti kökten. Bar kaldı kökümüz. Bari kaldı kökümüz. Baran bari, yağmur yağdı. Ya da baran bariya, yine yağmur yağdı demek. Kelin kaynamak. Ne var ne gitti. Af keli su kaynadı, af keliya su kaynadı aynı şey. Kenin gülmek,
Ev kenin onlar güldüler. Bakın keni kökümüz değil mi? Ne var ne gitti. Bir de çoğul kişi eki kullanılmış. Üçüncü çoğul kişi. Ev kenin onlar güldüler. Ev kenyan yine onlar güldüler. Vastan ya da vastin ikisi de yorulmak demek. Sözlükte böyle de görebilirsiniz, böyle de görebilirsiniz. Şimdi ne var ne gitti? Ya vasta ya da vasti her ikisi kaldı kökümüz. Ez vastan ben yoruldum. Ez vastin ben yoruldum. Ya da ez vastiyam yine ben yoruldum demek. Her iki konumda doğru. Dikkatinizi bir şey çeksin. Bu hangi durumda oluyor arkadaşlar? Bu inle biten fiiller için oluyor. Yani her iki kullanımda duyabilirsiniz. Çoğunlukla bunu duyarsınız ama. Şu formu daha çok duyarsınız. Hatta sanırım böyle dile daha güzel mi geliyor? Belki o yüzden artık bu şekilde yerleşmiş. Neyi nerede ma boruya sade. Neyin ya hemu demin bori bneyi çedbin. Hevano hemu demin boriş bili ve deme se demin bori dinjene yeni sereke. Neyin ya hemu yan bneyi çedbin. Emel Begar Mina Kançı Biner'in çava çedbe. Arkadaşlar şimdi olumsuz formunu görüyoruz. Burada diyor ki bütün geçmiş zamanların olumsuzu ne ile yapılır? Yani fiilin başına ne getirilerek yapılır. İşte bu neye benziyor? Gelecek zamanda da ne yapıyorduk değil mi? Bu yatıp yerine ne getiriyorduk? Burada da öyle. Sadece bir şey atmamıza gerek yok. Çünkü geçmiş zaman eki yok aslında arkadaşlar. Sadece geçmiş zaman köküyle bir zaman oluşturuyoruz. Artık bir ek olmadığı için sadece hiçbir şey atmıyoruz. Asıl fiilin önüne getiriyoruz. Hep yaptığımız gibi. Es hatim mali le huşkamın bımında nehat. Es hatim ben geldim. Es hatim mali ben eve geldim. Le hoşkamın bımınra nehat ama kız kardeşim benimle gelmedi. Eğer ben olumlu yapmak isteseydim ne diyecektim? Bımınra hat diyecektim. Benimle geldi. O benimle geldi. Üçüncü kişi olduğu için üçüncü tekil eki yok. Hatından sadece hat kaldı elimizde. Ama olumsuz yapıyorum. Ne yapıyorum? Sadece başına neyi getiriyorum? Em neketin azmine. Biz sınava girmedik. Eğer ben bunu olumlu yapmak istersem em ketin azmine. Biz sınava girdik. Olumsuz yapacaksam sadece fiilimin önüne ne getiriyorum? Neketin azmine girmedik. Evduh şev zu raneza. O dün gece erken uyumadı. Arkadaşlar siz kendinize düşünün. Burada ne niye başta değil, niye ortada? Çünkü tıpkı bizim işte şimdiki zamanda ya da gelecek zamanda da böyle üstünü çizdiğimiz gibi eğer bir fiil ön ek alarak türemişse, örneğin burada razan, ra ön ekini görüyoruz. Böyle zamanlarda neydi? Hep eklerimiz ortaya geliyordu. Çünkü ne demiştik? Bizim için her zaman asıl fiildir. O yüzden olumlu zaman ekleri, olumsuzluk eki hep böyle asıl fiil kökünün önüne geliyor demiştik. Aynı kural burada da geçerli. Artık bir daha özellikle bunun için bir sayfa oluşturup böyle açıklamaya gerek yok. Çok fazla üstünde durduk. Üçüm anne çiğ seyrane. Sen neden pikniğe gitmedin? Şimdi çiğ seyrane dersem sen pikniğe gittin. Ne çiğ dersem başına neye geçirsem artık onu olumsuz yaptım. Zilan he ve ne gerya mali. Yine ne görüyoruz? Gerinden ve gerin. Gezmekten dönmek. Zilan hala eve dönmedi, varmadı. Bir örnek alarak türemiş bir fiil görüyoruz burada. Böyle fiillerde ne oluyordu? Ne hep ortaya geliyordu arkadaşlar. Yani asıl fiilin önüne geliyordu. Burada da asıl fiilimiz gerin. Gerinde ne var ne gitti? Geri kaldı elimizde. Bu işte inle biten az önce gördüğümüz şey. Lekerin cevi ikiz şekillenmiş bir fiil. Vene gerimale ya da vene gerimale her iki formda doğru. Belin hal vermet nekeye min evmetin hinkerasa diye min vergirt. Yani ne minnevilsan. Arkadaşlar burada Hinker'den aldığım bir metin var. Buradaki örneklerle biraz daha oturtalım geçmiş zamanı. Rokan felat keshene u evne kadına berahoda dağıtın kampinerin çıdıbeyşin. Felat tudo likudere buyi. Megotçı lekerin kubu bune çedbin. Hemmu neger gözün. Şibervişi evvek tumaye. Edinette tumaye. Tudo likudere buyi. Felat sen dün neredeydin? Neredeydin? Şimdi tulkudereyi dersek sen neredesin? Ama ne demiştik? Kişi eklerinin geçmiş zaman hali aslında bun olmak fiili. Bununla olan bütün fiiller de her zaman zaten geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden özne sade kaldığı, özne göre çekimlendi. İyi almış burada kişi ekleri. Ez litegerim
Ben seni aradım. Bakın gerim. Bu gerim fiili aslında bu le gerin, yani birini aramak, bu gezmek değil. Çünkü l ile kullanıldığını görüyoruz. Yine inle bittiği için ama neyle bittiği için neyi attım geri kaldı elinde. Ben seni aradım. Arkadaşlar bu da yine şey bir fiil aslında. Ben neyi aradım, kimi aradım aslında geçişli olması gerekiyor ama ne demiştik? İnle bitenlerde böyle bir şey var. İnle bitenler çoğu zaman yine geçişsiz kabul ediliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bez ez ne göçtüm de yine bunu ne giyiştim ne gıhaştım ikisini de söyleyebilirsiniz. Ama bu ama yerine kullanılıyor. Le de diyebilirsiniz. Sana ulaşamadım. Gıhaştın ulaşmak ya da giyiştin her iki formda doğru. ın var, ın gidiyor sonunda. Ez'e göre çekimliyoruz. O yüzden ın geldi kişi eki ve sana ulaşmadım. Olumsuzluk ekini başına getirdik. Do ez çum guntro kancan. Ferhat Bece do ez çum guntro kancan. Lekera tune pırheysanet gore ezihat yakşandın. Ez çum ez bersif tuneyş bervişi neger göze li gore eziyet yakşandın. Anca hamula şimin diçe li gore eziyet yakşandın. Xeyr bu. Disem forma bori dibinin. Çima hevano çi berku ez bejim xeyre. Ev daman haye. Leme çi got? Me got kartafên kesane gişt lekera bunene. Çi bo wî gavan war digerinin dema bori. Ediwek forma bu em dibinin. Forma bu iç bune dişi neçu. Arkadaşlar dedim ki şimdi ben xeyre dersem hayırdır, xeyre. Yani şimdi hayırdır. Aslında şimdiki zaman ya da geniş zaman cümlesi. Ama hayır böyle nasıl çevireyim? Hayırdı yani ne oldu gibi söyleyeceksem artık ne dedik? Kişi eklerinin hepsi aslında bun olmak fiili dedik. O yüzden geçmiş zamanda bu ile olan formu görüyoruz. Zaten bunu da söyleyecek bir şey yok yani zaten olmakla oluşursa ne gergez falan. Bir de bun neyle bittiği için neyi attık? Artık geçmiş zaman halini kullandık. Da biramın ne hoş bu. Aynı şeyi görüyoruz. Diyor ki büyük annem hastalandı. Şimdi ne hoş edersem şimdi hasta. Ne hoş şey. O hasta. Ama hastalandı. Artık o kişi ekini bu olan formunu görüyorum. Geçmiş zamana çeviriyorum çünkü. O hastalandı. Ne hoş bun. Yine bununla oluştuğu için burada öznemimizin büküme uğramaması gerekiyor. Ama burada bir tamlama var. Da biramın büyük annem diyoruz. Benim büyük annem. Eğer ben burada isim kullansaydım örneğin da biramın ismi Navi da biramın biraz çılbe Bilal Fatih Bebe. Yani bir isim kullanacaksam ben, eğer büyük annemin ismini kullanacaksam artık orada büyüküm halini kullanmama gerek yok. Zaten bunu öğrendik geçişsiz fiillerde. Çünkü özne hep yalın kalıyor. Esçüm Serdanavi. Ben onu ziyarete gittim. Serdan şey demek böyle. Aynen ziyaret gibi çevirebiliriz. Onun ziyaretine gittim. Gitmek fiili, geçişsiz bir fiil. Neyi gittim, kimi gittim cevap yok. Ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden yine geçişsiz. Özne, yalın, fiil özneye göre çekimlenmiş. Hevi dıkım kunne ne hoşçaka grambe. Pardon arkadaşlar. Umuyorum ki ağır bir hastalık değildir. Yani aynen ağır bir hastalık değildir. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim biraz alakasız konuyla. Burada ne hoşı gibi görüyoruz. Şimdi önceden bunu bazen yorumlarda da soru olarak soruyorsunuz. Ben hepsini aslında i ile yazıyorum. Önceden y'nin önündeki i'yi biz ı formunda yazıyorduk. Yani bu bizim i'miz ya. Çünkü işte şey deniliyordu. Çünkü o y'den dolayı bir yarım i sesi zaten çıkıyor. Bir daha i yazmamıza gerek yok falan deniliyordu. Ama sonradan bu kural değişti. Son 3 senedir, 2-3 senedir hatta değişmeye başladı. Şimdi biraz daha oturdu. Artık i'yi i olarak yazıyoruz. Çünkü diyoruz ki kökün asla değişmemesi gerekiyor. Bu kuraldan dolayı bazen kelimelerin kökü değişiyordu. O yüzden değişti bu kural. Hala böyle yazan var. Şimdi iyi gibi yazan var. Ben çoğunlukla iyi gibi yazıyorum. Tercihi de size bırakıyorum. Kitaplar yanlış diyor ama onu söyleyeyim. Ben demiyorum ama ben de iyi gibi yazıyorum artık. Bu da kitabın eski çapı olduğu için. Türkçe'de çap deniliyordur umarım. Şiber çapak evne, şiber bir şey heşi ve ıder bastı ben. Naha çavaya şimdi nasıl? Naha baştıra şimdi daha iyi. Bakın buradaki her şeyi biz gördük. Baştır daha iyi. Yani eğer eksikleriniz varsa mutlaka birinci kura bakın. Bir de arkadaşlar birinci kurda 29 tane konu verdik biz. Aslında birinci konu konusu o kadar fazla değildi. Ama hem işte o Covid dönemi herkes evdeydi çıkamıyoruz dışarı.
Sizin de çok iyi faydalanmanızı istedik. O yüzden aslında ikinci kur konularının çoğunu da orada vermiş olduk. O yüzden güzel konular var. Eğer böyle kafanıza koyduysanız, çalışmak istiyorsanız teker teker başlayarak gidebilirsiniz. Sıralaması güzel, hepsi birbiriyle alakalı ve hepsi birbirinin üstüne eklenerek devam ediyor. O yüzden mesela bir derste gördüğünüz bir kelimeyi işte 2 ders sonra da görebiliyorsunuz ya da bir kalıbı. O yüzden eksikleriniz varsa öyle işte baştır, daha iyi. Eğer bu tür şeyler varsa dönebilirsiniz o derslere. Derbasibe geçmiş olsun. Spastım ve doçuklar. Teşekkür ederim. Sen dün ne yaptın? Burada ne görüyoruz? De, sen ne yaptın? Şimdi bu bir diğer dersimizin konusu ama yapmak fiili, neyi yapmak, kim yapmak geçişti. Böyle söyleyip kapatmış olalım şimdilik bu konuyu. Tu beştar civine bu iyi. Sen toplantıya katıldın mı? Beştar bun katılmak, bununla oluşan bir birleşik fiil. O yüzden ne yaptım? Öznemi yalın halde kullandım ve fiilimi de özneye göre çekimledim. Beli, evet. Çava derbas bu. Nasıl geçti? Yine derbas bun geçmek fiili. Bununla oluşan fiiller hepsi geçişsiz. Çava derbas bu direkt kullanıyorum. Eğer ben burada şey deseydim, yani toplantı nasıl geçti deseydim, civin çava derbas. Yani civini yalın halde bırakacaktım değil mi? Artık bükümlü halini kullanmayacaktım. Bu kuraldan dolayı yani olmak fiiliyle oluşan her şey geçişsiz. Geçişsiz de özne yalın kalıyor. Özne yalın kalıyor ve özneye göre çekimleniyor. Geleki baş bu. Çok iyiydi. Yine baş bun iyi olmak. İyiydi diyorum. Bun ile oluştuğu için geçişsiz kabul ediliyor. Yine civin baş bu. Bu şekilde oluyor. Bir de işte geleki baş bu çok iyiydi. Zav baş bu çok iyiydi. Pır baş bu çok iyiydi. Böyle bunların hepsi çok demek oluyor. Kullanmakta size kalmış hangisini kullanmak isterseniz. Jibilite senin dışında senden başka hemu heval hatın. Tüm arkadaşlar geldi. Çoğul olduğu için çoğul olarak çekilmemiş hatın fiili. Jibilite senin dışında burada jibili bir daha çek gördüğümüz için hatta jibilite senin dışında böyle bir tamlama da olduğu için bükümlü hali kullanıldı. Bunu da bir şeyde görmüştük. Kahanek dersimizde görmüştük. Yani bağlaç dersimizde görmüştük bu bağlacı. Bunu da söylemiş olayım. Veli hevanan hajem derbasi hindari ekibibin. Disavak hergav peşi ez beşim un jinek bir fikrin u em hevdure libers ve binerin. Tudona bir çıma bimere hatın neyni şanoye. Diyor ki sen dün değil ondan önceki gün bu bir işte o 2 gün öncesi anlamını veriyor. Yani dün değil ondan önceki günün anlamını veriyor. Bimere bizimle. Neden bizimle tiyatroya gelmedin? Emeçi bakın. Hatın heye, ın heye, ın çüteni destemede hatma. Ezbejim hat jbotuye mi bilçinin hati şanoye tiyatroya geldin. Emin neyini bakın. Neyini demetçi dıkır. Tenime ne dani peşavi. Nahu emeçi hava bilçin. Bümere ne hati şanoye. Karete kengi kadim. Dvırda ne heye ne çu, ev iye ne iye bala xobidin, teni ne çu kadima. Ez bejim karete kenge, şa bejim ego lekerin ceviye ev yani du form hene her duşi raste. Kadi ançe kadiya, her duşi rastın. Ma bıtara nokta heye, peyvin neyini, heval nomeçi god, ne heye ne çu peyvi mavek kok, eze forma neyini büküm ne denim ne bin peşavi ne peyvi. Bu evi ji kartafa kesane tüneye ne hoze rast usa bejim ne peyvi. Arkadaşlar işte bu istisna olan fiillerden birini görüyoruz. Peyvin konuşmak. Ne var sonunda ne gitti? Peyvi kaldı elimde. Olumsuz yapacağım ne peyvi oldu. Üçüncü kişiye göre çekilmeyeceğim. Dedim ki üçüncü kişi ki yok geçmiş zaman için. Bir şey getirmiyorum ne peyvi. Ev bıtara ne peyvi. O seninle neden konuşmadı dedik. Ama burada konuşmak fiilini görüyoruz. Aslında konuşmak geçişli bir fiil. Çünkü neyi konuşmak, kimi konuşmak bunların cevabı var. Ama inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. O yüzden öznemiz yalın halde, sade halde kullanılıyor burada. Ez lisemsure ji dayık bun. Lekera ji dayık bun. Lekera ke heve dudaniyem dibinin. Tede bun heyeç, bu iş bersivame hesane bun hebe neger göz. İşte kırda harumaye, ligori kırda yuvarek çandın.
Gori ezeji ne heyemin ne avet ez lisemsure jidayik bum. Jidayik bum doğmak arkadaşlar. Doğmak. Bun var o yüzden geçişsiz. Ez'e göre çekimleyeceğim yani özneme göre çekimleyeceğim. İşte özlem sade yalın halde kalıyor. Ne yapıyorum? Ne var fiilinde neyi atıyorum. O yüzden ez'e göre de çekimlersem me getiriyorum ez için olan kişi şeklini. Jidayik bum. Ben Semsur'da Adıyaman'da doğdum. Oldu. Parna perar. Yine bir per görüyoruz burada. Bu da arkadaşlar parna perar bir kalıp geçen sene değil ondan önceki sene. Yani yine o bir önceki anlamını verdi. Emdi batlane de biz tatilde, batlane tatil demek. Lekera çuneheye ezigori emi bikşinim. Naho em çun vane biz tatilde Van'a gittik. Arkadaşlar şimdiki zaman geçmiş zaman kökü sadece çu ya çok fazla şimdiki zaman kökü diyorum çünkü hep ağız alışkanlığı ya onu bir sürede kullandık. O yüzden kusura bakmayın umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Geçmiş zaman kökü sadece çu ne var ne attık. Em'e göre çekimledik. Em için olan kişi şeklini getirdim. Neyi getirdim? Em çun gittik oldu. U ave disazeli gori emi bükşini ketin in heye in çu ket madde sisteminde ligori emi em ketin ave. Ez irozu jikar derketin ez çi derketin bersirtine anca hamula aşemi dertkeve şiberveji ne gergüheze şiberveji gori ezi verek şandın in heye in çu cevideci ligori ezi kartafa kesane hat derketin. Ev saat dışı şande gaçtın hef beyvine. Gıhaştın, ez çi gaçtın tüneye, anja hamulacemin digije. Hamulacemin digije, şiberveji ne gergöze, ligori evi verek çandın, heke yekşimar be, pırışımar, ez çababejim, inçu kokma destemede, ev gıhaştın. Bakın got, diyareku pırışımare. Veli hevalin heja, دوانامه بداوی بو حفلادن وقت مگود امی ایدیش بوله کرین گرگوهز امی لدمابوریا ساده anci lidemaborya dedeyi binirin. Her du form çirasın yani demaborya sade demaborya dedeyi hemen mücadele ko em iro himbun. Hevi dikim şu boğaşı suda var bu. Ya brastit işte ki onu haş ver bakın tune vak ne vak mugod yani ne vakle deman ha dema freh dema behe yani seni ın hebe ın diçe ne hebe ne diçe işte kırda harudum yine gori kırda tek çandım. Seni ev rege senet burada. Zohobaş bilirim. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Güzel bir dersti. Çok önemli bir konuydu. Ben de bu materyali hazırlarken böyle sizin işinizi kolaylaştırmaya çalıştım o kurallarla. Umarım anlayabilmişsinizdir. Faydalı olmuştur sizin için. Unutmuyoruz. Ne var arkadaşlar? Sade geçmiş zamanda yani görülen geçmiş zamanda sanırım böyle çevriliyor. In varsa in gidiyor, ne varsa ne gidiyor kökünde. Bunu öğrendik. Öznemiz yalın halde kullanılıyor. Özneye göre çekimleniyor. Bunu öğrendik. Bir de üçüncü tekil kişi için herhangi bir ek olmadığını öğrendik. Yani kişi ekinin kullanılmadığını öğrendik. Bu kadardı bugünkü dersimizin konusu. Diğer derste geçişli fiiller için geçmiş zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. İro emek dema borya sade, ancij dema borya dedeyi berdevam bikin. Livve cari emel ser lekerin gergühez bisekin. Duane bori de jbo lekerin ne gergühez dema bori çava çedbe, em hin bubun. Nahaçiş heke leker gergühez be çava çedbe, em hin livve bibin. Arkadaşlar 8. dersimize hoş geldiniz. Yine basit geçmiş zamandan devam edeceğiz. Ya da görülen geçmiş zaman ya da dili geçmiş zaman her ne diyorsanız. Ancak bu 8. dersimizde artık Türkçeden ayrılan kısmını göreceğiz. Türkçeden farklı kısmını göreceğiz geçmiş zaman için. Çünkü bu dersimizde eğer fiil geçişli ise geçmiş zaman cümlesi nasıl kurulur? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Diğer derste ne dedik? İşte
Geçişli değil ise yani nesne almıyorsa ne oluyordu? Özne hep yalın halde kullanılıyordu ve biz fiili özneye göre çekmiyorduk. Fiil kökünü bulmak çok kolaydı. Bunların hepsini öğrenmiştik. Şimdi bu dersin ayrıntılarına geçelim. Dîsa metnekeye em bi hevdûre bixwînin. Merhaba hevalîznar. Hêvî dikim rewşate baş e. Bibore, min nameya te dereng bersivan. Min dest bi karekî nû kir. Lewma min derfet nedît ku ji te re binivîsim. Ted nameya xwe de gotiye ez nexweş ketim. Li xwe miqatebe. Heke pêwîstiyekî te hebe min haydar bike. Li gel Slavan berîtan. Bila bala we jî bikişîne divir de min heye, te heye. Ango cinavkên tawan hene, cinavkên xerûtûn hene. Tev jî hevokên dema borîne. Lê cinavkê me ne xerûne, tawan dîne. Arkadaşlar şimdi burada bazı geçmiş zaman cümleleri geçiyor. Bunların hep birlikte tek tek analizini yapalım. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey kullanılan zamirlerin bükümlü zamir olması. Şimdi o cümleler burada ayrıntısıyla yazıyor. Tek tek analiz edelim. Min nameyata bersivand. Ben mektubunu cevapladım. Bakın tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama ez yok, onun yerine min var. Ya da min dest bıkareki kır. Ben bir işe başladım. Yine tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama bükümlü zamir var. Min derfet nedit. Derfet diyetin böyle fırsat bulmadım. Böyle çevirince böyle düşünebilirsiniz. Ben fırsat bulmadım ya da te dinamaya hodegot. Ez ne hoş getim. Te dinamaya hodegot. Sen mektubunda söyledin. Arkadaşlar burada dikkatimizi çekmesi gereken şey buradaki fiillerin hepsinin nesne alması. Şurada kırmızıyla belirttiklerimin hepsi nesne. Örneğin min nameyate bersivan dediğimde ben mektubunu cevapladım. Ben neyi cevapladım? Mektubunu. Bakın neyi sorusunun cevabı nesne olarak karşında. Ya da min dest bıkareki kır. Ben bir işe başladım. Ben neye başladım? İşe arkadaşlar. Min derfet nedid. Ben fırsat bulmadım. Ben neyi bulmadım? Ben fırsat bulmadım. Ya da ted namaya hodegot. Sen mektubunda söyledin. Neyi söyledin? Ez ne hoş geldin. Hasta olduğunu söyledin. Bunların hepsi bize neyi cevabını veriyor? Neyi sorusunun cevabını veriyor? O yüzden bu fiillerin hepsi geçişli. Yani şunu diyebiliriz. Eğer fiilimiz geçişliyse kullanılan zamirler bükümlü zamir olmalı ya da özne de büküme uğramalı. Şu cümleye bakalım. Ez ne hoş geldin. Ez ne hoş geldin. Ben hasta düştüm. Tam karşılığı bu. Yine ketin fiilinin geçen derste geçişsiz bir fiil olduğunu görmüştük. Çünkü ketin böyle girmek, düşmek anlamlarını veriyordu ve bir fiil böyle bütün vücudumuzu etkiliyorsa geçişsizdi, değil mi? Ya da neyi düştüm? Cevabı yok. Bu yüzden geçişsiz. Eğer geçişsiz ise tıpkı buradaki gibi özne yalın halde, eğer geçişli ise tıpkı buradakiler gibi özne bükümlü halde olur arkadaşlar. Dediğim gibi Türkçe'de tek bir karşılığı var. Ben yaptım, ben ettim, ben geldim, ben gittim. Ama Türkçe'de durum bu yönden değişiyor. Burada bazı cümleler var. Şimdi bu cümlelere de tek tek bakalım. Hevalamıcı Ahmet Ehad. Arkadaşım Ahmet'ten geldi. Arkadaşlar neyi geldi? Cevap yok. Kimi geldi? Cevap yok. O yüzden öznenin bükümlü halde olması gerekiyor. Eğer ben burada isim kullansaydım mesela ev Ahmet Ehad diyecektim. Yani ev sade halde, yalın halde olacaktı. Min ev peçvazikir. Ben onu karşıladım. Ben neyi karşıladım, kimi karşıladım? Cevap var. Onu karşıladım. O yüzden bükümlü halde. Em cumali derk ettim. Biz evden çıktık. Biz neyi çıktık, kimi çıktık? Cevap yok. Ya da bütün vücudumuz çıkıyor. O yüzden geçişsiz. O yüzden yalın halde. Em tun Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Yine hem bütün vücudumuz Taksim'e gidiyor, etkileniyor. Hem de neyi gittik sorusunun cevabı yok. O yüzden özne yalın halde. Em hatta Karaköy'e meşyan. Biz Karaköy'e kadar yürüdük. Hem bütün vücudumuz yürüyor. Hem neyi yürüdük cevabı yok. Hem de demiştik ki inle biten fiillerin çoğu zaten geçişsiz kabul ediliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı yine yalın halde öznemiz. Melhur masihar. Biz orada balık yedik. Neyi yedik? Balığı yedik. Bir cevap var ya da huarın fiilinin burada geçişli olduğunu anlıyoruz ve o yüzden öznemiz büküme uğramış. Merrojeke hoştar bastır. Biz güzel bir gün geçirdik. Biz neyi geçirdik? Güzel bir günü geçirdik. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Vecmıratıştek negot. O bana bir şey söylemedi. Neyi söylemedi? Bir şeyi söylemedi. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Bakın bükümlü zamir kullandım.
Es hatta şebeke kabitim. Ben sabaha kadar çalıştım. Arkadaşlar aslında neyi çalıştım? Belki bunun cevabı vardır. Matematiği çalıştım, dersi çalıştım. Ancak inle biten fiillerin istisnası olduğunu söylemiştik geçen dersimizde. O yüzden yine geçişsiz kabul ediyor ve yalın halde öznemiz. Vicdikane kolaya zerkri. Vicdikane kolaya zerkri. Viçi kri, o neyi aldı? Kolaya zer. Cevabı var değil mi? O yüzden burada yine ne görüyoruz? Evin vi'ye dönüştüğünü, yani bükümlü halde kullanıldığını görüyoruz. Ve jixwarine haznekir. O yemeği sevmedi. O neyi sevmedi? Yemeği sevmedi. Cevap var. O yüzden bükümlü bir zamir görüyoruz. Peki eğer zamir değil de isim olursa ne olacak? Zelal jixwarine haznekir. Yine neyi sevmedi? Yemeği. Cevabımız bize gösteriyor ki bu bir bu bir geçişli fiil. O yüzden eğer isim kullanacaksam da bükümlü halini kullanacağım. Zelal kadın olduğu için kadın büküm ekiyle bu ismi büküme uğrattım. Sterkli Batman mazın bu. Mazın bun büyümek. Sterk Batman'da büyüdü. Ne demiştik? Bununla olan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden sterk burada yalın halde. Eğer bu geçişli bir fiil olsaydı sterke diyecektik örneğin. Min name ekşen, ben bir mektup gönderdim. Neyi gönderdim? Bir mektup gönderdim. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Yani mantık bu. Eğer geçişsiz ise yalın halde öznem, eğer geçişli ise bükümlü halde. Zaten bükümü nasıl yapıyorduk? İşte büküm zamirlerimiz vardı, ismi bükümlü hale getirebiliyorduk. Hep aynı mantık devam ediyor burada. Bir de arkadaşlar şimdi biz geçen dersimizde bir fiilin nasıl geçişsiz olduğunu bazı kurallarla öğrendik değil mi? İşte o bütün vücudumuzu etkiliyorsa ya da inle bitiyorsa ya da içinde bun varsa ya da neyi kimi soruların cevabı yoksa o zaman hep geçişsiz oluyordu. Şimdi bununla ilgili bazı ipuçlarını bu sefer geçişli fiiller için verelim ki işimiz kolaylaşsın. Öncelikle bir bakalım gel gözye tespit kırna lekeran. Fiilleri biz nasıl tespit edeceğiz? Buna bakacağız. Bresel heye, ango bersvaçiye heye. Nesne vardır yani ne sorusunun cevabı vardır. Türkçe'de de hani öğrenirken öyle öğreniyorduk yani neyi kimi soruların cevabı varsa geçişlidir. Örneğin min xwar, min çi xwar, sev, nan, xwarın u her vekidin bersifeye. Ben yedim. Ben neyi yedim aslında? İşte elma yedim, ekmek yedim, yemek yedim. Yani cevap var. O yüzden eğer cevap varsa, eğer nesne olmasa bile ben fiilim geçişli olduğu için özneyi büküme uğratmak zorundayım. Lekerin kubkrin eçedibin gergöhezin. Kırın yani yapmak, etmek fiiliyle oluşan birleşik fiiller geçişli kabul ediyor. Peki aklınıza getirin. Geçişsiz olması için ne olması gerekiyordu? Bunun yerine ne demiştik geçen dersimizde? Eğer bir fiil bun yani olmak fiiliyle oluşuyorsa geçişsiz, onun buradaki karşılığı eğer yapmak, etmek fiiliyle oluşuyorsa geçişli kabul edilir. Yani kırın ile ilgili bütün birleşik fiiller, içinde kırın geçen bütün fiiller geçişlidir arkadaşlar. Ve mazın kır, o büyüttü. Aslında o neyi büyüttü? Örneğin o kızını büyüttü, o bir köpek büyüttü, o olayı büyüttü, bir sürü şey olabilir. Yani cevap var. Bir şeyi yapmak, bir şeyi etmek. O yüzden kırınla olduğu için bu geçişli. O yüzden öznemiz büküme uğramış. Te germkir. Sen ısıttın. Sen neyi ısıttın? Yemeği ısıttın, suyu ısıttın, çorbayı ısıttın. Yine cevap var. Bakın burada özellikle nesne yazmama gerek yok. De av germkir dememe gerek yok örneğin. Nesne olmasa bile neyi ve kimi sorana cevap verebildiğim için bu bir geçişli fiildir. O yüzden de öznem büküme uğramış. Lekerin kurbandori perçek ile aşedikin gergöhesin. Sersedi notraste. Şimdi biz geçen dersimizde demiştik ki eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa tabii ki bu %100 olan bir kural değil. Bazı istisnalar var ama bütün vücudumuza etki ediyorsa geçişsizdir. Örneğin mirin ölmek fiili bütün vücudumuz ölüyor. Geçişsiz. O yüzden işte esmirim diyoruz. Ama eğer bir fiil ya da bir olay sadece bizim vücudumuzun bir parçasıyla oluşuyorsa geçişlidir arkadaşlar. Örneklere bakalım. Xwarın yemek fiili sadece ağızla oluyor. Ya da neyi yedim cevap oluyor. Gotten söylemek sadece ağızla oluyor. Ya da neyi söyledim bunun cevabı var. Bihistin duymak sadece kulakla oluyor. Ya da neyi duydum cevabı var. Avet'in atmak elle ya da ayakla oluyor. Ya da neyi attım cevabı var. Dit'in görmek sadece gözle oluyor. Ya da neyi gördüm bunun cevabı var. Yani vücudumuzun bir parçasını kullandığımız fiillerde eğer yani o fiil vücudumuzun bir parçasına etki ediyorsa o zaman o geçişlidir.
Bu da güzel bir ipucu ama dediğim gibi %90, yani tabii ki istisnalar olabilir. Devam edelim. Franya lekerin kubu andın edi kadın gergühezin. Andın ile biten fiillerin çoğu geçişlidir arkadaşlar. Bunun peki diğer dersteki karşılığı neydi? Eğer bir fiil in ile bitiyorsa geçişsizdi. Eğer andınla bitiyorsa da geçişlidir. Bu biz inle biten fiiller, andınla biten fiiller, bu birinci kurda sanırım şimdiki zamandaydı. Bu fiiller üzerine bir ders yapmıştık. Orada aslında biraz ipucusunu vermiştik. Hani birinde inle bitiyorsa kendi kendine olma anlamı var. Andınla bitiyorsa yaptırmak anlamı var. O yüzden nesne oluşuyor demiştik, geçişli oluyor demiştik. Bakalım örneklere. Gerandın gezdirmek. Bakın gerandın birini gezdirmek. Gerin gezmek de demek kendi kendine gezersin ama gerandın gezdirmek, birini gezdirmek, bir şeyi gezdirmek. Zaten o biri bir şey dediğim şey benim nesnem oluyor. Yani zaten fiil geçişli oluyor. Frandın uçurmak, şandın göndermek, bazandın koşturmak. Örneğin bazin koşmaktı. O yüzden ez bazim ya da ez baziyam diyorduk inle bittiği için. Ama artık bazandın koşturmak oluyor. Min bazant demem gerekiyor. Min hesfaho bazant örneğin. Telin kaynamaktı. Av keli ya da av keliya. Bakın hiçbir büküm yok. Çünkü inle bitiyor. Ama kelandın kaynatmak oluyor artık. Min av keland. Artık orada min demem gerekiyor. Kalandın kızartmak. Kalin kızarmak. Kalandın kızartmak. Yine bir şey kızartırsınız değil mi? Bir yemeği, her eti. O yüzden cevap oluyor ya da andınla bitiyor. Diğer karşılığı. O yüzden fiilimiz geçişli arkadaşlar. Şimdi yine bu listeyi bence yazın bir yere. Tıpkı diğer dersin negergöhezi kısmında olduğu gibi kendiniz o karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Yani orada negergöhez olması için tüm şartlar aslında burada gergöhez olması için de var. Peki eğer fiilimiz gergöhez yani geçişliyse biz hangi sıralamayı takip edeceğiz? Heke leker gergöhez geçişli transitif ve leker breseridigre. Minak min ev got. Diyor ki eğer bir fiil geçişli ise fiil nesne alır. Dediğim gibi nesne cümlede yer almıyorsa bile gizli nesne olarak var. Örneğin min got dersem ben söyledim. Ama aslında bunun karşılığı ne? Ben onu söyledim örneğin. Ya da ben bir şeyi söyledim. Ama bir şey var orada değil mi? Özellikle belirtmeme gerek yok. Anlıyoruz ki nesne alıyor. Nesne alabiliyorsa geçişlidir. Arkadaşlar bu sıralamayı takip ederseniz hiçbir yanlış yapmayacaksınız. Sonra tespit ettik geçişli. Yapacağımız diğer bir şey özneyi büküme uğratmak. Eğer zamir ise bükümlü zamirleri kullanacağız. Min, de, we, we, me, ve, one gibi. Eğer isim ise özneyi büküme uğratacağız. Örneğin Zozan bir isim, peki bunun bükümlü hali nasıl oluyor? Zozani. Mırat, mıradi. Zarok, eğer çoğul yapacaksam, çoğul halde büküme uğrayacaksam zarokan. Diğer yapacağımız şey, şimdi anladık. Özneyi büküme uğratıyoruz. Diğer yapacağımız şey ise arkadaşlar nesneyi sade bırakmak. Yani büküm eklerini kullanmamak. Jiberku breser harudimine ve min sefar. Ben elmayı yedim. Arkadaşlar şimdi bizim çok yaptığımız bir yanlış. Min sevan har diyoruz örneğin. Ben elmaları yedim. Ama bu yanlış. İki tane bükümü yan yana getiremeyiz. Eğer ben bunu min yapıyorsam ki harın fiili, yemek fiili geçişli bir fiil yapmak zorundayım. O zaman benim nesnemi yani sev kelimesini yalın halde bırakmam gerekiyor. Şimdi devam edelim. Çok önemli bir kural. Leker ligori breseri tekşandın. Ango kartafen kesane ligori kırdeyi naim bıkaranim. Diyor ki fiilimiz nesneye göre çekimlenir. Özneye göre değil arkadaşlar. Yani kişi ekleri, özneye göre olan kişi ekleri kullanılmaz. Bu çok çok önemli bir kural. Çünkü işte tam da bu noktada Türkçeden ayrılıyor. Bunu nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Örneğin şöyle diyebiliriz. Ben seni gördüm. Aslında orada bene göre çekimliyoruz değil mi? Özneye göre çekimliyoruz. Ama görmek geçişli olduğu için bunun Kürtçe karşılığı biraz saçma gelecek ama ben seni gördün. Yani sene göre çekimliyorum orada. Yani nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Bu kural çok önemli. Şimdi örneklerimize bakalım. Min sev huar. Benim buradan anlayacağım şey birincisi huarın yemek fiili. Geçişli bir fiil çünkü neyi yedim cevap var.
ya da vücudumun bir parçasıyla yani ağzımla yapıyorum. O yüzden geçişli ve direkt ezmina dönüştü. Eğer ben burada sev huar dersem yediğim elmanın bir tane olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Peki bunu eğer birden fazla elma yediysem, 2 elma yediysem min du sev artık çoğul eki getirmem lazım. Huarın demem lazım. Min du sev huarın. Bakın min du sevan huarın yanlış. Çünkü ben buraya büküm eki getiremem. Çünkü nesne sade kalır. Sadece özne büküme uğrar. Orada nesnenin çoğul olduğunu ben nereden anlıyorum? Fiilimdeki ekten anlıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Peşir ile kerebinere gergözan ne gergöze. Arkadaşlar geçmiş zaman cümlesi kuracaksak yapacağımız ilk şey fiile bakmak olmalı. Fiil geçişli mi, geçişsiz mi? Şimdi şurada geçen dersin küçük bir özeti var. Eğer fiil geçişsiz ise hekende gergöhezbe kırde harudimine ve estu evsa berdevam dike öznemiz yalın kalıyor. Leker ligorik kırdeye tek çandın. Fiilimizde özneye göre çekimleniyor. Ama eğer fiil geçişli ise, arkadaşlar bu sıralama çok önemli. Gerçekten kendi öğrencilerimizde de görüyoruz. Böyle bu sıralamayla gidince yanlış minimuma iniyor. Bir, yapmanız gereken özne büküme uğrar. Gırda ditave. 2 yapmanız gereken bresel harudimine nesne yalın halde kalır. Ek almaz. Büküm eklerini asla almaz. Ya seyemci lekel ligori breseri tek şandın. Fiil nesneye göre çekimlenir. Zvirminakake kam hevrabinirin ez kevok ditin. Ben güvercin görmek. Şimdi biz bundan geçmiş zaman cümlesi yapacağız arkadaşlar. Önce bir bakalım. Ditin, görmek. Geçişli mi geçişsiz mi? Neyi gördüm? Güvercini zaten nesnem önümde duruyor. Bir şeyi görürüm. Ya da ditin görmek gözle yapılıyor. Vücudun bir parçasıyla yapılıyor. O yüzden bir ne diyorum arkadaşlar? Fiilim geçişli. Ditin gergöze. Peki, ditin gergöhez. Fiilim geçişliyse yapmam gerekenler neler? Kırde dıtave. O yüzden ez neye dönüşecek arkadaşlar? Bunu artık büküme uğratacağım. Ez min olur arkadaşlar. Artık min kullanmam gerekiyor yerine. Bresel harudimine kevok yani güvercin sade halde kalacak. Hiçbir yer gelmeyecek. Bresel kevok yani bresel amcı şuhaye. Leker ligori bresel tekçandın. Şimdi de fiilimi nesneye göre çekimlemek kaldı. Ben burada tekillik çoğulluk belirtmedim. Eğer ben desem ki min kevok dit ben güvercini gördüm. Eğer ben desem ki min kevok ditin ben güvercinleri gördüm olacak. Yani tamamen ben burada fiile gelen ekten anlıyorum nesnemin tekil ya da çoğul olduğunu. Asla özneye göre değil, nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Şuradaki, şu ditin'deki ından da anlıyorum ki kevok orada pırıcımar yani çoğul. Min kevok dit ben güvercini gördüm tekil. Min kevok ditin ben güvercinleri gördüm çoğul. Şimdi arkadaşlar dedik ki geçişli fiiller her zaman nesneye göre çekimleniyor. O yüzden burada öznemizin hangi kişi olması önemli değil. Her zaman zaten biz nesneye göre çekimliyoruz. Yani tamam kırda dıtave özne büküme uğruyor. Örneğin min kullanabiliriz, tek kullanabiliriz, ve kullanabiliriz. Ya da eğer isim kullanacaksak zilan diyeceksek zilani demeliyiz. We diyebiliriz ya da barani eğer isim kullanacaksak. Me diyebiliriz, ve diyebiliriz, one diyebiliriz. Yine üçüncü çoğul kişi için isim kullanacaksak, örneğin misafir edeceksek meyvannan deriz. Bunlara bağlı olmaksızın nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Burada nesnemiz sevek, bir elma ya da du sev ya da sadece sev de diyebilirsiniz. O da fark etmiyor yani. Fiil huarın gergühezi zaten yemek geçişli. Çekimleyelim huarını seve göre. Eğer bunların hepsi ve sevekse huar, tekil. Zaten olumsuzun neyle olduğunu söylemiştik bütün geçmiş zamanda. Münte, ve, vi, me, ve, wan, sevek, huar, an için ne huar? Yedik ya da yemedik. Yine aynı zamirler heke du sevbe, huarın, an için ne huarın? Evci, dravşa, pırcımaride tepki karanin. Yani arkadaşlar tekrar söylediğimiz gibi bunlardan bağımsız olarak nesneye göre çekimliyoruz. Nesne çoğulsa çoğul, tekilse tekil eki geliyor bu kadar. Şimdi o örneklere bir daha bakalım. Dersin başında
dersin başındaki örnekler burada. Burada nesneyi tespit etmeye çalışalım arkadaşlar. Bir de nesne yönünden bakalım. Bir de az önce bir sürü kural verdik ya işte vücudun bir parçası falan falan. Hani hangi durumda geçişli oluyor. Hevalamıcı amede hatin artık bunda duracak bir şey yok. Geçişsiz. Minev peçvazikir. Arkadaşlar peçvazikir'in yani karşılamak fiili kırın ile oluşan bir birleşik fiil. O yüzden yine büküme uğraması gerekiyor. Ya da neyi karşıladın cevabı var. Ama ne dedik az önce? Kırın ile oluyorsa geçişlidir arkadaşlar. Heke bi kırın içe belekerek evleyker gergöheze. Emcimal derketinin emkün taksimi burada artık bir daha aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Ya da meşinin işte geçişsiz olduğunu söylemiştik. Ama melgur masik var. Biz orada balık yedik. Ya da balığı yedik. Aslında böyle çevirirsek daha doğru olur. Yemek yemek arkadaşlar hem neyi sorusuna cevap veriyor tamam ama hem de ne dedik? Vücudun tek bir parçasıyla oluşuyorsa o şey. Örneğin huarın ağızla oluştuğu için yine geçişli arkadaşlar ve neyi sorusunun cevabı zaten masi balık olarak önümde duruyor. O yüzden büküme uğradı. Merojeke hoş derbaskır. Yine bakın derbaskırın bu bir geçirmek. Güzel bir gün geçirdik. Yine kırın ile oluşan bileşik fiil. O yüzden büküme uğradı. Ya da neyi geçirdik? Zaten nesnem önümde duruyor. Güzel bir gün. Bir de arkadaşlar bakın burada meçhol olmasına rağmen merojeke hoş derbaskırın demiyorum asla. Çünkü rojeke hoş güzel bir gün. O yüzden güzel bir gün yani tekil. O yüzden tekil halde kalıyor. Asla M'ye göre değil, nesneye göre çekimliyorum. Vücudun ratıştek ne god? Şimdi god'un söylemek ne dedik? Eğer ağzın, yani vücudun bir parçasıyla oluşuyorsa, örneğin god'un ağızla oluşuyor, geçişlidir. O yüzden yine büküme uğramış. Ez hatta şevake habbetim. Aynı şey arkadaşlar. İnle bitmiş. O yüzden geçişsiz ya da dedik zaten neyi cevabın olsa bile inden dolayı geçişsiz kabul ediliyor. Ve jidikane kolay zerkri. Arkadaşlar aslında burada bir istisna görüyoruz. Şimdi dedik ki inle bitenlerin hepsi, yani inle bitenlerin çoğu, aslında o zaman tam hepsi demedik, bazı istisnalar var dedik. Krin, satın almak bunlardan biri. İnle bitmesine rağmen zaten neyi aldım cevap da var. Ama hani bazılarında cevap olduğu halde inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor. Bu öyle bir fiil değil. Yani inle bitmesine rağmen geçişli artık. Neyi aldım? İşte sarı kolayı aldım. O yüzden ya da o sarı kolayı aldı. Bükümlü hale gelmiş. Veçvarne haznekir. Haskırın arkadaşlar. Şı haskırın. Sevmek fiili kırın ile oluşan bir fiil olduğu için geçişlidir. O yüzden burada ve kullanılmış. Aynı şekilde isim olduğu için yine söylediğim gibi zelale olması gerekiyor. Burada bun ile oluşan bir fiil var. Az önce söylediğim gibi bun ile oluşanlar geçişsiz, kırın ile oluşanlar geçişli. Şandın, bakın minname ekşand aslında bu şandın fiili. Şandın andınla bittiği için ne dedik biz? Andınla biten fiiller geçişli kabul ediliyor. Yani bu diğer kurallara göre de değerlendirebilirsiniz. Umarım sizin de işinizi kolaylaştırır. Naci hindariye keye min ef hindari hinkera stadyum vardır. Onca dikaran hinkera jibinlerin naham pevraj şeklin. Kop peşi katakmi mümkün disa bersive en behevre bir bersivinin. Min do kuşken xwe u dîtin heye. Dîtin gergüheze. Em biçav dibînin, yani parçekî xwe dibînin û ez çi dibînin bersif heye. Ji ber wî jî kirde tewya ye. Lê hevano bala xwe bidin bireserê xuşkên xwe. Bireser çê divirde? Pırjimare. Me got em li gorî bireserê bikişînin ji ber ku bireser jî pırjimare. Ez ê qaytaxa pırjimariyê lê zêde bikim. Ez ê bêjim dîtin. Arkadaşlar ben dün kız kardeşlerimi gördüm. Şimdi görmek geçişli. Çünkü hem vücudumuzun bir parçasıyla görüyoruz hem de neyi görmek, kimi görmek cevap var. O yüzden özlem büküme uğramış. Ama kız kardeşlerimi, burada benim nesnem çoğul arkadaşlar. Çoğul olduğu için de ben fiil köküm dit burada ını attık. Bunları geçen derste yaptık zaten. Hani ın varsa ın gidiyordu, ne varsa ne gidiyordu. Attık dit kaldı kök. Ama çoğul olduğu için artık çoğulluk ekine getirmem gerekiyor. Ditin. Ditin arkadaşlar. 1900 ditin cevabı. Ez bi mizginere kabınerin meşin gergöze ne gergöze. Bi iğne kadiyaye. Anji hamul açemedi meşe. Anji çi meşin bersif tüneye. Ciber veci kırdı harumaye. Ez çi becim ez gori kırdeyi bikşinimedi.
bimizginlere du form bu. Meşim, ançı meşiyem. Her düşür aslında. Meşim, ançı meşiyem. Arkadaşlar inle biten bir fiil ya da bütün vücudumuz yürüyor. Ben dün mizginle yürüdüm diyeceğiz. Bütün vücudumuz yürüyor. Ya da neyi yürüdüm cevap yok. O yüzden geçişsiz. Geçişsizse özne yalındı ve özne göre çekimliyorduk. Yani kişi ekini kullanıyorduk. Kişi ekini kullandım. Ez meşiyem. Vaneame saat dipencan de kadin heye. Kadin lekereke neger göze hevano. Şiberku bir iğne bıdavi buye. Arkadaşlar dersimiz 5'te bitti diyeceğim. Ama kadın fiili inle bittiği için geçişsiz. O yüzden vaneame artık özneye göre çekimlenecek. Özne burada vaneame dersimiz. Ders bir tane olduğu için kadi ya da kadiya. Yani herhangi bir çoğuluk eki gelmeyecek artık. Min doh evari rojname ne uxandın. Ezin neyini bükümeydi. Ben dün akşam gazete okumadım diyeceğim. Arkadaşlar burada şimdi xandın okumak ya gözle okuruz ya ağızla okuruz ya da neyi okuruz cevabı var. Her türlü bu artık bir geçişli fiil. O yüzden özne büküme uğramış. Ben eğer yalnız şöyle bir şey var burada. Eğer benim kastettiğim tek bir tane gazete ise tekil olarak kullanacağım. Eğer kastettiğim birden fazla gazete ise çoğul ekini kullanacağım. Fiile ekleyeceğim. Fiilden anlıyorum artık arkadaşlar onun nesnenin tekil ya da çoğul olduğunu. Asla buraya rojnameyan demiyorum örneğin. O çoğul büküm ekini getirmiyorum. Yani dediğim gibi her ikisi doğru. Eğer nehwand de diyebilirsiniz, nehwandın de diyebilirsiniz. Eğer nesnemiz tekil ya da çoğulsa arkadaşlar. Zolzane dohcilên xwe û şûştin. Min çi şûşt bersiv hene ji xwe bersiv diyar e ber çavê min e cilên xwe. Ji ber wê jî gerguheze. Ji ber wê jî kirdê dibe bita we. Kirdeta wîya ye bûye zolzanê. Heke bireser pırjimar be. Pırjimar, yekşimar be yekşimar. Kal bireser binlerin. Cilên xwe. Elbiselerini, kıyafetlerini yıkadı. Burada nesneye göre çekimliyorum. Geçişli olduğu için zaten şuradaki bükümden de anlıyoruz artık. Geçişli bir fiil. Nesneye göre çekimleyeceğim. Nesnem elbiselerine olduğu için, yani çoğul olduğu için şuştun. Mesela dinahan de şif u xwarın heye. Hevan xwarın gergöze. İden vid zanen. Em bedeve xwe dixun. Yani perçek ile aşağı xwe dixun. Anji işte ez çi dixun bersif heye. Ji ber wî gergöze. Ji ber wî kirdeta wîya ye. Ez ê li gorî bireserê bikişînime dî. Bireser şîve ne dusek şîvin. Tenê şîveke ji ber wî ez ê bêjim xwar. Kabinên bala xwe bidin. Ez li gorî meyê nakişînim. Ez li gorî bireserê dikişînim. Ev der pırjimar bêje ji ber ku biresera min yekşimar e yekşimarma. Te name nivîsîn. Hevalno nivîsîn belê bi îne dixede lê ji ber ku ez çi nivîsim işte name ji xwe dîsa bersiv jî diyar e li ber çavê min e biresera min li ber çavê min e ji ber wî jî gerguheze ez ê li gorî bireserê bikişînim. Koka wî çi ye tenê ne heye ne çû nivîsîma ji ber ku yekşimar e te name nivîsî. Te name nivîsî ez wisa dipirsim. Arkadaşlar burada yazı yazmayı görüyoruz. İnle bitmesine rağmen aslında sen mektup yazdın mı diye soruyorum. Zaten neyi yazdın mı mektup cevabım karşımda. O yüzden nesnem var. Dediğim gibi bu inle bitenlerin işte bu da inle bitmesine rağmen yine de geçişli. Çünkü cevabı çok belli. Bir de arkadaşlar aslında bu yazı yazmak bunun üstünde bazı tartışmalar var. Çünkü birçok kişi de şey gibi kullanıyor. Dename nevisan. Onu andın ile geçişli yapmaya çalışıyor. Dename nevisan. Bu formu da çok duyarsınız. Ama işte dediğim gibi zaten cevabım karşımda olduğu için, nesnem olduğu için bu bir geçişli fiil olarak ben kabul ediyorum. Size bırakıyorum. Her iki kullanımda kullanabilirsiniz. Delale, rohat ve xwendin. Ve xwendin arkadaşlar davet etmek. Davet etmek. Xwendinle oluşan bir türemiş fiil bu. Arkadaşlar davet etmek, birini davet etmek değil mi? O yüzden geçişli fiildir, cevabı var. Neyi davet etmek? İşte birini. Neyi ve kim sorunun cevabı var. O yüzden öznem büküme uğramış, nesnem yalın halde kalmış ve nesneye göre çekimliyorum. Behwend. Yani sadece tekli olarak kullanıyorum.
Mecbo taşte hekerun çekirin. Biz kahvaltı için yumurta yaptık. Şimdi kırın ile oluştuğu için arkadaşlar geçişli bir fiildir. Yapmak, etmek varsa, kırın varsa bir fiilin içinde o fiil geçişli fiildir. Öznem büküme uğramış. Şurada öznem büküme uğramış. Şimdi eğer kastettiğim tek bir yumurtaysa çekir. Eğer birden fazla yumurtaysa çekirin. Yani size kalmış. Hangisini kastetmek istediğinize kalmış. Ya dehemin ev hilkişin serdare. Hilkişin, onlar ağaca tırmandı diyeceğiz. Hem inle bitiyor hem bütün vücut tırmanıyor. Bu yüzden geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden öznem yalın halde burada. Eğer ben burada özneye göre çekimleyeceğim. Eğer kastettiğim kişi tekil ise hilkişi. Eğer kastettiğim kişi onlar demek istiyorsam hilkişin diyeceğim artık. Tamamen yani öznenin tekil ya da çoğul olmasına göre. Ez doh çun dibistane. Ediyem zan çun neger göze. Kırda harumaye. Jugol ezil gori ezi bükşinim o neyniye. Ez ne çun dibistane. Em 10 sal beri hatin İstanbul'e. Ez içi bejim. Hatin neger göze çod vaneye boride em li seri zal sekinin. Nexwazê li gorî kirdeyê bikişînim kirdexeruye li gorî em ê jî em hatin. Zelal ji ser darê û ketin. Şixwe ketin me gotibû di dersa borî de neger göze ji ber wê kirdexerumaye ji ber wê zê gorî kirdeyê bikişînim nexwazê çawa bêjim ji ber ku yekçîmare ew ket. Me çi gotibû? Me gotibû qartafek kesasê hem tuneye. Ji bo ewê heke yekçîmar be qartafek tuneye. Min ji zelalê hez kirin. Me çi got? Heke lêker bi kirinê çêbû be, ew lêker gerguheze, kir di tewiyaye, bi reser divê xerû be, min ji ber wê mînakî da, lê ji ber ku pişta çeke tewiyaye, lê yekçîmare, ez ê gorî yekçîmariyê bikişînim, kir. Arkadaşlar burada bu örneği bilerek verdim. Ben Zelal'i sevdim. Bunu diyeceğiz. Şimdi sevmek kırın yani şu keseki has kırın. Kırın ile oluşan bir fiil olduğu için ya da birini sevmek cevap olduğu için bu bir geçişli fiil. O yüzden öznem büküme uğradı. Ancak arkadaşlar dedik ki özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır ve nesneye göre çekimlenir. Burada bakın zelale nesnemi bükümlü halde görüyorum. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar j'dan sonra gelmesi. Yani eğer ne demiştik? Edattan sonra gelen isimler mutlaka büküme uğrar. O yüzden bu da büküme uğramış. Yani bundan dolayı, yoksa kural bozulmuyor şu anda. Geli hevalin heyeca em hatin daviya vaneye xwe ev vaneye ki geleki giringe ev vaneye bori u vaneye bê. Ev her şey bi hevdûra girêdayîne ji ber wê jî bişopînin, li ser hevdû bişopînin. Em ê heftiya din jî aslında em ê derbasî micareke nû bibin, micareke gelek balkeşe lê bi vê micarê jî tekildar e, em ê bi hevdûra binêrin. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Şimdi az önce söylediklerimi bir daha tekrarlayayım. Geçen haftaki dersimiz, bu dersimiz ve haftaya işleyeceğimiz dersimiz birbiriyle çok alakalı. Üçü de birbirini takip ediyor. O yüzden bunları sırasıyla izlemeniz çok önemli. Eğer iyi öğrenmek istiyorsanız. Gelecek haftaki dersimizde sadece Kürtçe'ye özgü olan bir kuralı işleyeceğiz bunlarla alakalı. Hani böyle dedik ya, nesneye göre çekimleniyor, özne yalın halde kalıyor. Şimdiye kadar hep nesne işte tekil mi çoğul mu bunun üstüne durduk ama nesne bir şeyse, bir zamirse nasıl yapacağız? O ben seni gördüğümdeki o seniyi nasıl söyleyeceğiz? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Bu kısım da özellikle bizim yani Kürtçe konuşanların, böyle ailesinden öğrenerek konuşanların biraz yanlış yaptığı bir konu. Hani genelde sonradan doğrusu öğreniliyor. Hep birlikte bunların üstüne duracağız. Siz de biraz araştırabilirsiniz dersten önce. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Bu hataya var. Geli hevalên hêja û xeratin pêrga Kurdî em hatin waneya nehemin û îro mijara me di kurmancî de ergediviye
Sonucu dizanın zamanı kurdi u Türkiş hev gelek cudane. Ayde malbatın cudane, tabetmendiyem wan cudane. Le bimen cudahiya herimazın ev miçare ergatifiye. Eme vega bi kurahi lebinerin kurmancı da ergatifi çava çekbe. Arkadaşlar 9. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Kürtçe'de ergatiflik kavramını işleyeceğiz. Şimdi ergatifliği şöyle açıklayabiliriz. Aslında birazcık görmüş olduk biz bu konuyu geçen dersimizde. Arkadaşlar ergatiflik fiilin özneye göre değil de nesneye göre çekimlendiği, nesnenin etkisi altında kaldığı durumdur. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer Türkçe ergatif bir dil olsaydı ben seni görüyorumu biz bene göre çekimliyoruz ya. Ben seni görüyorsun olacak örneğin. Sene göre çekimlenecekti. Yani bu şekilde oluyor. Nesneye göre çekimlendiği durum. Gelelim bunun Kürtçedeki yerine. Arkadaşlar biraz bilgi sahibi olalım konuştuğumuz dil hakkında. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yani sadece geçmiş zamanlarda ergatif var ve geçmiş zamanda fiilin geçişte olduğu durumda var. Şimdi tam bir önceki dersimizde geçişli fiiller için geçmiş zamanı öğrendik. Ve orada fiilin nesneye göre çekimlendiğini öğrendik. Örneğin ben elma yiyorum ben elma yedim dediğimde orada elma teklisi işte tekil yapıyorduk, çoğulsa çoğul yapıyorduk. Şimdi elma yerine başka nesneler olursa nasıl olacak? Biraz ayrıntısını ineceğiz bu dersin. Belempeşil liser minakam binerin ka ergatifi jmara çi dibêje. Minaka yekem min sêv xwar. Ez çi fehm dikim divirde? Min sêv xwar. Ben elma yedim. Sadece tek bir elma var. Peki ben bunun tek bir elma olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Çünkü bakın geçen dersimizde dedik ki işte xwarın geçişli bir fiil. Çünkü hem neyi yedim bunun cevabı var hem de vücudumuzun tek bir parçasıyla yapıyorduk. Bu da diğer ipucumuzdu. O yüzden geçişli ise özne büküme uğruyordu. Nesneye göre çekiliyorduk. Nesne tek ise herhangi bir ek yok. Burada ne anlıyorum? Elmanın tek bir elma olduğunu anlıyorum. Em disavarım min sev xwarın. Ejbir çi fehm dikim hevalno. Disa bi heman şekli leker gel göheze. Ligori bire seri tek şandın. Kırdı dıtave. Ejvi kartafa prijmariye fehm dikim ku min ji seveke zaftır sev xwarın. Ango hecmara sevan prijmare. Ji seveke zaftırın. Arkadaşlar aynı şekilde min sev xwarın dediğimde yine elmaya göre çekimliyorum ama artık burada elmanın çoğul olduğunu anlıyorum. Şuradaki çoğulluk ekinde. Bir de arkadaşlar dikkatinizi çeksin. Min sevan xwar değil. Çünkü iki tane bükümü yan yana kullanamayız. Birazdan ayrıntılı bu kuralları işleyeceğiz teker teker. Em varın ya davi min du sev xwarın. Disa kartafa prijmariye heye. Jiber kavano ço diyarı du sev yani sevek ço zaftıra. Yani burada şey bitte var. Disa prijmariye jiber uyuşit van de her gönde kartafa prijmariye atne. Em dikarın çi bejin hevalno divan her se hevo kandeji leker ligori sevi ango ligori breseri tek şandın. Üçünün ortak yanında arkadaşlar fiilin nesneye göre yani elmaya göre çekimlenmesidir. Le ergativiçe kamhinek dişi biber frehile binerim. Revşa lekeri ya kulgori breseri tek şandine fiilin nesneye göre çekimlendiği durumdur. Bunu artık anladık. Şimdi Türkçe'ye değerlendirecek olursak belki kafanızda bir karşılaştırma yapmak istersiniz. Tilki zmaneke akuzatifi. Türkçe akuzatif bir değil yani ergatif değil. Leker her zaman ligori kırdeye tek şandın. Fiil her zaman özneye göre çekimlenir. Ben seni görüyorum derken burada bene göre ya da ben seni göreceğim gelecek zamanda yine bene göre ya da geçmiş zamanda ben seni gördüm yine bene göre. Her zaman özneye göre çekimlenir. İşte kişi ekleri alır. Leker her zaman ligori kırdeye ango ben tek şandın. Kurmancı da ertiş çavadı be hevano. Kurmancı zamaneki niv ergative. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yarı ergatif. Tene de demin bori de leker dibin bandura breser dedim yine. Led ve lekerame gergühezbe. Sadece geçmiş zamanlarda fiil nesnenin etkisi altında kalır. Ama fiilin geçişli olması durumunda arkadaşlar. Çünkü örneğin es çum dediğimizde İşte gitmek geçişsizdi o yüzden özne yalın halde. Ez çum, ben gittim. Burada herhangi bir ergatiflik durum yok. Zaten nesne yok. Hani geçişsiz fiil ne demek? Nesnenin olmadığı fiil demek. Eğer nesne varsa yani fiilimiz geçişliyse o fiil nesnenin etkisi altında kalır. Şimdi örneklere bakalım. Ez seveki duhum. Ben bir elmayı yiyorum. Tu sevan duhi. Sen elmaları yiyorsun. Evet seve buhe. O elmayı yiyecek. Ligori kırdeyi.
her tim li gorî kirdeyê hatiye kişandin. Yani diğer işte şimdiki zamanda, gelecek zamanda, geniş zamanda bu durumlarda hep özneye göre çekimleniyor ve o yüzden kişi ekleri alıyor gördüğünüz gibi. Ama geçmiş zamanda baktığımızda min sev xwar, min du sev xwarin. Ben elma yedim, ben 2 elmayı yedim. İkisinde de nesneye göre çekimlenmiş. Burada artık özneye göre çekimlenmemiş. Arkadaşlar bundan daha önce bahsetmiştim. Bu cümleyi daha önce kurmuştum. Hatta bu cümlenin geçmiş zamanlarda çok işe yarayacağını da söylemiştim. Fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir. Her zaman yalın olana göre çekimlenir. Burada ez yalın eze göre, tu yalın tuya göre, ev yalın eve göre, sev elma yalın, bakın bir bükme kalmamış, sev'e göre ya da du sev yine yalın olan elma, o yüzden du sev'e göre çekimlenmiş. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bükümlü olana göre değil. Heke breser cinav ve ev minakên herî xweşin em her tim ji xwendekarin xwe jî dipirsin ka pêşî û min bêjin. Ev emenekê tiştekî cuda bikin niha, ben seni gördüm. Em ê di kurmancî de çawa bêjin. Şimdi arkadaşlar, ben seni gördüm, bunu Kürtçe'ye çevireceğiz. Görmek fiili geçişli bir fiil. Zaten nesne var. Neyi gördüm? Seni gördüm. Bunun cevabı var. Arkadaşlar şimdi biz ne yaptık geçişliyken? Birincisi bizim öznemiz büküme uğruyor. Yani ben ez diye onun artık bükümlü halini kullanmamız gerekiyor. O da nasıl? Min. Peki seni, sen neydi? Tu değil mi? Onun bükümlü hali de te. Ama arkadaşlar biz ne dedik? Özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır. O yüzden yalın halini kullanacağız. Men tu. Şimdi buraya kadar tamam, bir problem yok. Görmek geçişli. Dedik ki geçişliyse geçmiş zamanda nesneye göre çekimleyeceğiz. Yani to'ya göre çekimleyeceğiz. Şimdi did'in görmek, did geçmiş zaman kökü ını attık orada. Peki did yanına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Nesneye göre çekimleyeceğimiz için nesneye göre olan kişi ekini ekleyeceğiz. Min tu did'i, ben seni gördüm olmuş oluyor. Min te did değil. Min tu did'i. Min te did değil arkadaşlar. Burası çok önemli. Prane hevalin kurda ahıvın, yani kurmancı zanın ergativiye zav bıkarnayın, yani hinek bunda bu yedizmanimede ne ez jibo gelen peri nabeşim, yani hen cihanda ez rusa beşim em ihmal diken em beşin min te did lenna min tu didi. Bu hemen şekli. Sen beni gördün. Şimdi aynısını yapacağız. İşte görmek yine geçişli. O yüzden sen büküme uğrayacak. Tu te olacak yani. Te. Şimdi ben yalın halde olmalı. Neydi Kürtçe'de ben? Ez. Yine did bizim fiil kökümüz ama ez'e göre çekimleyeceğiz. Nesneye göre çekimleyeceğiz. Te ez diddim. Ez'e göre çekimledik. Gördüğünüz gibi kişi eki var. Ben onu gördüm. Ben büküme uğrayacak. Min. Onu gördüm. O neydi? Artık yalın halde olacak. Ev. Peki görmek did değil mi? Görmenin kökü. Ama biz ne dedik? Geçmiş zamanda üçüncü tekil kişi için olan ek kullanılmıyor. Kişi eki kullanılmıyor. Min ev did. Min ev did. O bizi gördü. Şimdi o nedir? Ev. Peki bükümlü hali we ya da we. İkisinden birini kullanmamız gerekiyor. Biz neydi? Yalın halde em, we, anji we, em ve gazi ditine görmek ango ditine ligori eme bükşinin we, em, ditin. Kartafa pırıcmar yatış. Vergo em pırıcmar. Yani kartafa kesalar burada. Biz sizi gördük. Biz em, bükümlü hali me, siz hun, ama burada artık yalın halde kullanacağız. Nesne her zaman yalın olur. Me, hun, ditin. Yine hun'a göre olan kişi eki geldi burada. Siz onları gördünüz. Siz onları gördünüz. Nasıl olacak bu? Bükümlü halde ve yalın halde ama çoğul olan yalın. Ev. Şimdi onları gördüğünüz gibi burada bir çoğulluk var. O yüzden fiile de çoğulluk eki gelecek. Ve ev ditin. Yani şöyle bir toparlayalım. Ne oluyordu? Özne büküme uğruyor. Nesne yalın halde kalıyor. Ve her zaman yalın olana göre çekimleniyor. Burada nesne yalın olduğu için fiil nesnenin etkisinin altında, yani nesneye göre çekimleniyor.
Em berdewam bikin di kurmancî de ergatîvê. Diha pêgezên gelek ku bi kêrî me were hene virde ya yekemîn du heptewang nayên bahevdû. Di kurmancî de du heptewang nayên bahevdû. Ya duyam çi di kurmancî de lêker her tim di goriya xerû têk çandin. Gerçekten meşgul mevtiş gotin. Arkadaşlar birinci kuralımız, eğer bu iki kuralı iyi bilirseniz hata yapma payınız çok aza düşüyor. Birinci kuralımız Türkçe'de 2 tane bükümlü yan yana gelmez. İkinci kuralımız ise fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir arkadaşlar. Bükümlü hale göre değil, yalın olana göre çekimlenir. Şimdi önce şuradaki bir şeyi hatırlayalım. Diğer şimdiye kadar gördüğümüz zamanları bir hatırlayalım. Sonra örnekler üzerinden şu iki kuralı değerlendirelim. Dema naha, dema be, dema beya nezikte, kırda haruye, bresser ditave. Şimdiki zamanda, gelecek zamanda, yakın gelecek zamanda özne yalın haldedir. Nesne büküme uğruyordu. Demin borda hekeliker ne gergehezbe disa kırda haruye bresser kıneşve. Eğer geçmiş zamanda eğer fiilimiz geçişsizse işte ez şum ben gittim gibi orada kırda yani ez yalın halde kullanılıyor. Zaten geçişsiz demek nesnenin olmaması demek. Eğer fiil geçişliyse bu da geçen dersimizin konusu kırda ditave tıpkı min dit gibi. Ancak min sev var gibi. Min orada büküme uğradı öznemiz. Bresser karudimine sev orada hep yalın kalıyordu. Şimdi bunu bir hatırladık. Bir de arkadaşlar bundan bir sonraki dersimiz yani son dersimiz tamamen bu şimdiye kadar gördüğümüz tüm büküm konularının özeti olacak. Yani biz bunların hepsini zaten gördük ama son bir toparlama amacıyla son dersimiz de bunun üzerine olacak. Tam oturtacağız bu kavramları. Şimdi burada bunların açılımını bir yapalım. Estede bizim ben seni duyuyorum. Bu bir şimdiki zaman cümlesi. Şimdiki zaman cümlesinde gördüğünüz gibi öznemiz yalın halde, nesnemiz büküme uğramış ve birincisi 2 tane büküm yan yana gelmemiş, 2 tane yalın da yan yana gelmemiş. Aynı şey. İkincisi fiil yalın olana göre çekimlenmiş, ez'e göre çekimlenmiş. Ez dedi bizim. Tüyeme bibini, sen bizi göreceksin. Bu bir gelecek zaman cümlesi. 2 tane yalın yan yana, 2 tane yalın ya da 2 tane bükümlü yan yana gelmemiş. Biri yalın, biri bükümlü. Yalın olana göre çekimlenmişiz. Tu'ya göre çekimlemişiz. Evdikeş metroya da keve, o metrodan inmek üzere. Yakın gelecek zaman cümlesi. Biri yalın, biri yani metrodan aslında burada hem edattan sonra büküme uğruyordu. Hem o yüzden büküme uğramış ama eğer normal bir nesne de olsaydı büküme uğrayacaktı. Bir yalın, bir bükümlü oluyor ve eve göre çekimlenmiş. Min tu nediti, ben seni görmedim. Burada yine bir yalın, biri bükümlü, biri yalın. Yine 2 tanesi yan yana gelmemiş. Ve ne yaptık? Yine yalına göre çekimledik. Tu'ya göre çekimledik. Burada ilk kişi ekini görüyoruz. Tu'ya göre olan kişi ekini. Wan pırtıkhondin, onlar kitap okudular. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bunun burada çoğul eki olduğunu görüyoruz. Ama bu Wan'a göre değil, pırtık çoğul olduğu için, yani birden fazla kitap olduğu için çoğul eki var. Ne yaptık? Nesneye göre, yalın olana göre çekimledik çünkü. Yalın olana göre çekimliyoruz. One bükümlü hale göre değil. Yine zaten görüyorsunuz. Biri bükümlü, biri yalın, ikisi asla yan yana gelmez dedik. Eğer şöyle bir durum olmazsa tabii hani edattan sonra büküme uğruyordu ya da tamlamalarda büküme uğruyordu, o durumları koymuyoruz. Normal estedi bizim gibi yani 2 tane bu şekilde yan yana gelmiyor. Böyle hasraneki kuvvet bağırdık ben tevdizanen heyedifirde. Enlivistani binerin ka ergatvi çavahat diye bir karani. Tidbeje te ez kuştum nesrine. Kabınerin te ez kuştum. Kuştun lekereke gergüheze. Cibervi breserhiye. Kırdet tavuyaye. Breser harumaye. Ligori breseri hatiye kışandın. Be hemen şekli. Dilim tuhazete bibine teşekküne. Kulika soruşine teşekküne. Te ez bir kırım ledine. Meçi gotu bu. Lêkerin ku bi kirine çêdibin hemû gerguhezin pîr kirin heye dîsa ji ber ku gerguheze kir de tewiya ye bi ser xerûma ye yek tawan dî yek xerû û li goriya xerû an li goriya bi serê hatiye kişandin. Arkadaşlar burada çok meşhur bir şarkı var, Nesrin'e şarkısı. Şimdi burada ergatiflik nasıl kullanılmış buna bakalım. Dez kuştum, sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Öldürmek. Birincisi birini öldürmek.
Neyi öldürmek? Yani bunun cevabı var. O yüzden geçişli. O yüzden orada sen büküme uğradı. Hani o bizim adımlarımız var ya işte birincisi işte özne büküme uğrar, ikincisi nesneye alın kalır, üçüncüsü nesneye göre çekimlenir. Eğer bunları karıştırıyorsanız bundan bir ve iki önceki derslere bakabilirsiniz, geçmiş zaman derslerine. Nesne yalın halde kaldı ve öldürmek fiili nesneye göre çekimlendi arkadaşlar. Burada nesnemiz ez olduğu için kişi eki geldi. Nesneye göre çekimledik. Sondaki cümlede des bir kırım, sen beni yaşlandırdın. Şimdi bir kırın yaşlandırmak, bir bun yaşlanmak. Biz demiştik ki kırın ile oluşan her fiil geçişli fiildir arkadaşlar. Zaten neyi, kimi soruların cevabını da veriyor. İşte neyi yaşlandırdım, seni yaşlandırdım gibi. O yüzden ne oluyor? Bir, özne büküme uğruyor. İki, nesne yalın halde kalıyor. Üç, nesneye yani yalın olana göre çekimleniyor. Ez'e göre çekimlenmiş haliyle kişi eki gelmiş. Naçil Hindarya xwe binêrin, tu çima min nabînî. Em ê van hemû hevikan bikin dema borî. Tu çima min nabînî. Çi bi hevalino dîtin lêkereke gerguhez e. Lêker gerguhez be, em niha hevokeke dema niha ye. Gerguhez be yek kirde ditewe, ev ê bibe te. Bi reser xar û dimîne, ev ê bibe ez. Ligori ezeji dev lekelame verekşandın. Arkadaşlar sen beni neden görmüyorsun? Bu şimdiki zaman cümlesi, bunu geçmiş zaman yapacağız. Hepsini geçmiş zaman yapacağız. Görmek, birini görmek, bir şeyi görmek geçişli bir fiil. Neyi sorusunun cevabı var. Ya da sadece gözlerle oluyor, vücudun bir parçasıyla oluyor. O yüzden geçişli. O yüzden bir, öznemiz büküme uğrayacak. Tu t'ye dönüşecek. İki, nesnemiz yalın halde olacak arkadaşlar. Min ez'e dönüşecek. Üç, fiilimiz nesneye göre çekimlenecek. Yani de çıma ez, bir de olumsuz yapacağız tabii ki. Geçmiş zaman olumsuzu ne ile oluyordu? De çıma ez, ne dedim. Ne yaptım? Büküme uğrattım, yalın bıraktım, yalın olana göre çekimledim. Şimdiki zaman cümlesini geçmiş zaman cümlesine çevirdim. Bir de arkadaşlar bunları artık çözdük, açtık diye düşünüyorum. Şimdiki zaman cümlesinde şimdiki zaman kökü kullanılır. Geçmiş zaman cümlesinde geçmiş zaman kökü kullanılır. Çok ayrıntılı durmuştuk zaten bunların üstünde. Ev pürtükan duhuyne. Şimdi buna dikkat edin. O kitapları okuyor. O yalın, kitapları bükümlü. Duhuyne okuyor. Eve göre çekimlenmiş. Kişi ekini görüyoruz. Bunu geçmiş zamana çevireceğiz. Okumak bir geçişli fiil. O yüzden bunu bükümlü hale getireceğiz. Bunu yalın hale getireceğiz. Yalına göre çekimleyeceğiz. Kadın ya da erkek olabilir. Kürtçe'de bunlar ayrılıyor. We, anji ve, dve ev edi harube, dve dahab tavan naim bahevdu. We, ve, kartafa tavan gebavecin, pırtuk, huendin. O kitap okudu. Daha sonra yine kitapları okudu ama burada artık pürtükan diyemem. Çünkü iki tane büküm yan yana gelmiyor. Ben şuradaki ''ından'' zaten çoğul olduğunu anlıyorum. Birden fazla kitap okuduğunu anlıyorum. Zozan, helbestan, nahuyne. Kabinerin yek haruye, yek davan diye. Tam hevokeke daman hayan, dema fre. Emevine kavargerinin dema bori, huandin, disa vakvi. Huandin, gerguheze ve ev bitawe. Çava bitawe, evmeye, zozan meye, emiçi beçin, zozane, helbest, nehwendin. Arkadaşlar aynı cümle, işte bir kitap yerine şiir var sadece. Şimdi biz özneyi bükümlü hale getiriyorduk ya, eğer tamam zamir ise bükümlü zamir kullanıyoruz. Peki isimse ne yapıyoruz? Büküm ekini getiriyoruz. Zozane oldu. Dedik ki iki tane bükümlü yan yana gelmez. Zozane helbestan yanlış olur. Zozane helbest. Şimdi helbeste göre, şiire göre çekimleyeceğiz bunu. Eğer yalın olsaydı nehwend ama çoğul olduğu için burada çoğul olduğunu görüyoruz zaten. Nehwendin yaptık. Ez van be'acbinim. Disa hevokeke dema nihaye. Ez van be'acbinim. Ez evine kabıkım dema bori. Acibandın be'andine dikade. Be'andine bikade gerguheze. Gerguhezbe. Kırdedetewe. Breser harudimine. Ligori breseri tekşandı. Ez dibe min. Wan dibe ew. Min
ev acıbandı. Dîsa ji ber ku pirjimara qartefa pirjimarî hatiye dibirde. Ew firavînê dixwin, hevokeke dema nixaye, xwarin, gerguheze. Dîsa ev çi ye? Ev pirjimara ne ji ber ku dixwin. Onlar öğle yemeği yiyorlar. Burada artık bükümlü hale getireceğim. Yalın hale getireceğim. Yalına göre çekilmeyeceğim. Çoğul olduğunu görüyorum şuradaki ekinden. Çoğul kişi eki almış. O yüzden one, fravin, xwar. Burada tek bir öğlen yemeği olduğu için buraya çoğulluk getirmiyorum. Belê em hatin ya dawî mêvan fêkiyan dînin. Hevalno bala xwe bidin ev hevokeke dema nihaye diînin ew dînin ango mêvan pirjimare ez ê dîsa tewang bikim lê tewanga pirjimariyê lê zêde bikin. Divê ev xerû bimîne di dema borî de ê çawa bibe mêvanan fêkî anî. Meyvanan, feki anin. Arkadaşlar, şimdi misafirler meyve getiriyorlar, meyveleri getiriyorlar. Bunu geçmiş zaman yapacağım. Birincisi getirmek, neyi getirmek cevabı var. O yüzden geçişli bir fiil. Meyvanı bükümlü hale getirmem gerekiyor. Çoğul büküm eki neydi? Çoğul büküm eki meyvanan. Artık işte demiştik ya şimdiki zamanda nesne bükümlü halde kullanılır ama geçmiş zamanda yalın halde olmalı. Yalın hale getirdik. Büküm ekini attık. Feki. Bunu fake'ye göre, meyveye göre çekimliyoruz. Birden fazla meyve getirdikleri için çoğul ekini ekledim. Şuradaki çoğul eki meyvandan dolayı değil, fake'den dolayı arkadaşlar. Yani yalın olana göre, nesneye göre çekimledim. Evet arkadaşlar, dersin sonuna geldik. Umarım siz de faydalanmışsınızdır bu dersten. Bundan bir sonraki hafta tavan büküm kavramını bir özetleyeceğiz. Hep birlikte tek tek öğreneceğiz. Zaten şimdiye kadar bütün dersleri topladığımızda aslında her şeyi öğrendik bükümle ilgili ama bir özet geçelim, daha iyi oturtalım istiyorum. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar umarım anlamışsınızdır bu konuyu da. Dikkat edin kendinize. Bi hatire ve hevalin heca hatta vanaya be bi xwe mukatebin bi xwe baş binerin. Dili hevalin heca, bixêratin fêrga Kurdî. Em hatin waneya dehem û kesên ku di Twitterê de me dişopînin bizanin waneya dehem waneya dawîne ji bo asta diyemîn. Êdî bi vê waneyê em mijarên rêzmanî diqedînin. Ama ji bo asta diyemîn em ê ji asta sêmîn berdewam bikin dîsa. Mijara me ya îro jî di kurmancî de tewang e. Ya bi rastî me mijara tewangê me qedat me bi ber firehî dît. Lê me perçe bi mijaran re têkildar me dît. Niha ez dixwazim wisa waneyekî dawî de em hemû tewangê bidin hevdû û em tenê du waneyekî de em hînî vê mijarê bibin. Ji ber ku mijarekî gelek giring e û gelek can de dertîve pêşiyan me. Arkadaşlar 10. dersimize hoş geldiniz. Son dersimize geldik. İkinci kurun son dersindeyiz. Bununla birlikte gramer konularımız bitiyor. Başka derslerle yine karşınızda olacağız. Artık ikinci kur için gramer konuları yok ama bugünkü dersimizin konusu ise kurmancıda tawang, yani Kürtçe'de büküm kavramı. Şimdi derslerde çok söyledik. Bükümlü hal, büküm eki, bükümlü zamir. Bunu bir dersi toparlayalım istedim. Bu konuyu geniş olarak gördük. Konularla ilişkili olarak gördük. İşte birinci kurda örneğin işte bir derste zamir halini gördük. Başka bir derste bazı eklerini gördük. Diğer bir derste başka eklerini gördük. Bu derste hepsini bir toparlayacağız. Çok fazla karşımıza çıkan bir konu ve böyle büküm deyince biraz aslında Türkçe karşılığı olmadığı için kafa da karıştırabiliyor. O yüzden genel olarak toparlayalım istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevanu dvirde pençap minakene, emi ji ser van minakan vê dersê bidomînin. Yek bi yek em ê bixwînin, pişta yek bi yek em ê di slaytên dawî de em ê vaneka dubare bikin. Em bixwînin navê wê Arîn e, navê Arîn e xweş e. Navê wê Arîn e, navê Arîn e xweş e. Hûn çi dibînin virde? Di hep tawankê yek cinavkên tawan heye, yek ji qartafat tawangê me çi gotibû ravekan de tawang tê karanên peyva dawî ditewe. Em ê qasektin berfirehî lê binêrin. Lê binêrin cêk de cinavkê ye, herkes bixwazim nav bikarbînim, divê ez navê jî bitewînim. Ya duyemîn pirtûk li ser maseyê ye, pirtûk li ser wê ye. Herkes bixwazim cihê masê de ez cinavkek bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawan dî bikarbînim, ez ê bêjim li ser wê ye. Ya sêmîn ez şîvê dixwim,
Anche ez bixwazim cihê şîv de cinavkekî bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawandî bikarbînim, ez ê bêjim ez wê dixwim. Ya çaremîn min doh pirtûkek xwend, berîtanê doh pirtûkek xwend. Her du ji halê tawandî ne, diyekî de cinavke ye, diyekî de nav tawya ye. Me ev her çar mînaka me berê dît lê tenê me yek nedît ya pêncemîn. Ez çûm malê, ez çûm wê derê. Yek de mal tawya ye, ya din de jî me dîsa cihê malê de me cinavkek bikaraniye. Arkadaşlar burada 5 örnek görüyoruz. 5'inde de bükümün hem zamir halini hem de ek halini görüyoruz. Yani zamir ise işte ve ama ben bunun yerine isim kullanacaksam yine onun bükümlü halini kullanmak zorundayım büküm ekleri sayesinde. İşte biz şimdiye kadar ne dedik? Tamlamalarda son kelime büküme uğrar dedik. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar dedik. Ya da şimdiki zamanda örneğin nesne büküme uğrar dedik. Şimdi ayrıntılı olarak tek tek bunları göreceğiz arkadaşlar. Bunlardan sadece 5.'sini şimdiye kadar görmedik. Bunların her 4'ünü de gördük. Devam edelim arkadaşlar. Tawang çava çedibe, yek tawang cinavken tawandi çedibe. Ez bawer dikim em tevêdî hînî vê yekê bûn. Cinavken tawandê diye bijmere nas tê newsa. Cinavken me yên xero hene, ez, tu, ew, em, hûn, ew. Ev neka ditewin dibin, mesela ez dibe min, tu dibe te. Ew dibe wê wî, heke wê be me, heke wî be nêr. Em ditewe dibe me, hûn ditewe dibe we, ew ditewe dibe wan. Arkadaşlar, biz şimdiye kadar zamirlerin iki türünü gördük. Bir yalın zamirler cinavken haru, ikincisi bükümlü zamirler cinavken tawandi. Bütün yalın zamirlerin burada bükümlü halini de görüyorsunuz. Bir tek burada evin ikiye ayrıldığını görüyoruz. We, we. Bunu da söylemiştik. Kürtçe'de işte eril ve dişil olmasına göre iki tane kullanıyoruz. Eğer we ise bu dişil, eğer yani me, eğer we ise eril yani ner büküm zamiri oluyor arkadaşlar. Bir de iki tane ev var. Bunların bükümlü halde birbirinden farklı. Şu tekil, şu da çoğul. Ya duyemci bıkartafen tavange çedbe. Bıkartafen tavange. Du cüreyin kartafen tavange hene. Yek binafkiri, yek ne binafkiri. Disa me biberfrehi ev mijar ditin hevalno. Em nici ser tavanga binafkiri biçin. Hekez beçin bave hevale. Vırda sfam dikim ku ev heval meye, jiber ku tawanga me bu hevalno. Heke ev heval nerbe, vek ali be, hozan bezeçi beçim, bave hevali. Heke pırjimar be, bave hevalan. Her se hevokan dece, ez çıdıkım, ez peyva davi dıtavini, ulgori zayen de anji yekşimariye, pırjimariye dıtavinim hevalno. Bıvan kartafan. Hekev ne kartaf buna vek cinaf buna mı ne gota bave we, bave we, bave wan. Lez çıdıkım ez xwazim nav bikarbînim, lê divê ez van navan kartafên tawange zêde bikim hevalno. Pêşevke bifikirin. Mesela un dibêjin bavê wê an ji bavê te an bavê wek ez tu. Na, em dibêjin bavê te, bavê min, bavê wî newsa cihên ku em cinavka tawandê bikartînin, gavan nav bikarbînin divê em kartafên tawangê lê zêde bikin. Em werin yên ne binavkirî, heke heval ne diyar be ev heval kiye? Ez ê bêjim bavê hevalekê, heke heval me be. Heke nêr be, ez ê bêjim bavê hevalekî, heke pırjimar bin, ez ê bêjim bavê hevalnan. Arkadaşlar, büküm eklerini ayrı derslerde gördük ve bir belirtili büküm ekleri, bir de belgesiz büküm ekleri olduğunu öğrenmiştik. Şimdi bunlar da neye göre ayrılıyordu? Dişillik, erillik, işte tekillik, çoğulluğa göre ayrılıyordu. Farkları neydi arkadaşlar? Dediğim gibi biri belirtili, biri belgesiz. Ba ve heval edersem arkadaşım babası ama o arkadaş dişil. Ba ve heval edersem yine arkadaşın babası ama arkadaş eril yani erkek. Ba ve hevalen dersem arkadaşların babası, o arkadaşlar çoğul oluyor artık. Eğer belgesizse yani herhangi bir anlamı varsa ya da bazı anlamı varsa o zaman ba ve hevale diyemem. Örneğin eğer dişil ise ba ve hevaleki. Artık bu ne oldu? Herhangi bir arkadaşın babası. Ba ve hevaleki herhangi bir arkadaşın babası ama o arkadaş erkek.
Bave hevalnan bazı arkadaşların babası. Yani şuralarda belgesizlik var. Arkadaşlar kafanızda şöyle tutabilirsiniz. Örneğin bunu eğer isim değil de zamir kullansaydım bave ez demezdim, bave min derdim değil mi? Benim babam demek için. Bave min derdim. Ya da bave te senin baban. Ya da bave vi onun babası örneğin. Benim bükümlü zamir kullandığım tüm durumlarda eğer ben zamir yerine isim kullanacaksam yine bükümlü halini kullanmam gerekiyor. Peki o bükümlü hali nasıl sağlayacağım? Büküm ekleriyle sağlayacağım. Burada da görüyorsunuz zaten hem belirtili büküm eklerini hem belgesiz büküm eklerini. Veli hevalno disa me eftişi hatta namen ne dedi bu? Gelek pırşı hatıncı servi u gelek dertke peşameci vereme gotu bu. Kartafa ner a bnafkiri ne terkaz bu yani vakregez zavnet hat bu kararın u ne mecburi bu. Le pişre ev regez guheri u gotin edi mecburiyeti. Ben bejim bave hevali emni karın bejim bave heval. Le dihın cihande ev tiş guhere ev kartaf peyve guherine u her du karanıncı dinav geldi zafeye her du jirastın. Kampı nerin çavaçet be. Bave holzani dibe bave holzen. Ve hatta na bağırdıkım bistiye emdi bejim bave holzen. Ancak kavmeşi agri kavmeşi egir. Ev i ve ayet dugerine dike e. I ayet dugerine dike e. Ava çemi. I e'ye dugerine dike e. Udbe edi ava çem. Berfa çiyayi. Ev i ayet dugerine dike çi. Berfa çiye. Her duje halin tavandine. Behna nani. I disa ayet guheran bu behna nen. Denge şivani. I disa ayet guheran bu denge şivin. Berikirna velati. I disa ayet guheran bu berikirna velet. Jibajari i ayet guheran bu jibajer. Deriye khaniyi i ayet guheran bu deriye kheni. Unçı dibinin gava a anji e hebed peyvede. Cana ev kartafan ner ve peyvede guherine uvan tivan dike e hevalno. Her du bu karanıcı rastın. Her du bu karanıcı dinav geldi zafrene. Hatta istikarın beşim ev neka zaftır hene. Ev halin guheri zaftır hene. Arkadaşlar şimdi daha önce iyi büküm ekinin mecburi olmadığını ama artık mecburi olduğunu söyledik. Hatta dedik ki bir sürü metinde görmeyebilirsiniz de bu hali. Ama eskiden mecbur değildi. Güncel metinlerde artık görürsünüz. Arkadaşlar sadece bu eril büküm ekine has bir kural var. Bu büküm eki bazen kelimenin kökünü değiştiriyor ve karşımıza yeni bir form çıkarıyor ve her iki form da doğru. Örneğin hozani, hozen oluyor. Aslında ikisi de bükümlü hal. Ya da agri, egir oluyor. Çemmi, cem oluyor. Çiyayi, çiye oluyor. Nani, nen oluyor. Her ikisi de aynı. Buradaki mantık şu. Gelen i eki eğer kelimede a ya da e varsa o kelimeyi değiştiriyor ve şu harfleri e'ye dönüştürüyor arkadaşlar. E'ye dönüştürüyor. Devam edelim. Behnan, nani. Bakın a var burada. I a'yı değiştiriyor ve onu e yapıyor. Behnan nen oldu. Ya da şivani. Şuradaki i a'yı değiştiriyor. E yapıyor. Denge şiven oldu. Berikirna velati. I a'yı değiştiriyor. E'ye dönüştürüyor. Berikirna velet oluyor. I a'yı değiştiriyor. Bajari diyeceğimize bajer diyoruz. Yine i a'yı değiştiriyor. Hani diyeceğimize heni diyoruz. Bu formu daha çok görme ihtimaliniz de var. Çok sık karşımıza çıkan bir form. Şöyle, eğer kelimede a ya da e varsa ve eril büküm eki, arkadaşlar kelimenin kesinlikle eril olması gerekiyor. Sadece eril büküm ekine has bir durum bu. O kelimeyi değiştirebiliyor. Sanıyorum ki yani %90'ın zaten bu formun bunlar. Birkaç tane daha görürsünüz ama öyle çok da yok yani. Her iki formda doğrudur. Her iki formda karşımıza çıkabilir. Em ravekirine bu huyunun peyven ner en kudu xoda a anji e dahawinin heke kartafa iye tawanga nera binafkiri bigrin ev tip diguherin u dibin e. Kalsektin tişte kumegot yani. A u anji e hebe e dev diguherin dibin e. A anji e hebe e diguherin dibin e.
her du bikaranıcı rastın. Ne beşin yek şaş yek ne rast. Her du hemen şekilde rastın. Arkadaşlar tekrar söylediğim gibi önemli olan şu eril büküm eki olması. Yani kelimenin eril olması. Eril kelime büküm eki aldığı zaman eğer A ya da E varsa bazen değişiyor ve şu forma dönüşüyor. Her iki kullanımda doğru, istediğinizde tercih edebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ezberleyemem ya da aklımda tutamam, şu formu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Beli, nihal jem hatın seriwani deme çigot penç hap hevokene emi ji servan penç hevokan emi wani yapar ve bikin. Hevoke yekem çi bu nave ve arine, nave arine hoşe. Hevanıme çigot bu drave kande raveker dıtave. Ango, Tirkavici eve isim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Hevarno Raveker kurmancı da pırani peyva daviye emvejbirnekin u berovaje Türkiye. Arkadaşlar şimdi onun adı dediğimde aslında Türkçe'de ne demiştik? Söylerken adı onun gibi düşünüyoruz. Onun sona geliyor ve bu ın, in, nın, nun şu anlamları veren tamlayan bizim Kürtçe'de büküme uğruyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz anlamları alan kelime Kürtçe'de büküme uğruyor. Rav ve ker dıtave. Örneğin nave ve onun adı. Nave ve onun adı. Burada un gördüğümüz yer büküme uğrar arkadaşlar. Eğer kişi dişilse bu örnekte olduğu gibi nave ve dişil bükümlü zamiri kullanıyoruz. Ya da eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam Arin'in adı diyeceksem, bakın yine bir in görüyorum burada. Arin'in adı, o in anlamını vermek için onu büküme uğratmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Dişil büküm eki kullanıyorum. Ne demiştik? Mantık ters. Onun adı, Türkçe'de adı onun yerine kullanılıyor. Adı onun yerine kullanıyor. Onun sona geliyor. Diğer örnekten devam edelim. Bir de eril büküm eki görelim. Deriye, haniye, hozani. Çubu hevano disa peyva davi ve bıtave. Tirkaviçiye disa evvatiha ıntedehiye. Hozan'ın evinin kapısı. O ev ya da kapı temelde kime aitse burada hozan büküme uğrar arkadaşlar. Şuradaki ın kavramını görüyoruz. Hozan eril olduğu için, erkek olduğu için eril büküm ekini kullandık burada. Eğer ben burada zamir kullansaydım yine büküm zamiri kullanmam gerekiyordu. Deriye hani we diyecektim örneğin. Ama artık isim kullanmak istiyorum. We'yi kaldırıyorum. Yerine isim ve büküm halini kullanıyorum. Delalya keçavan emçi dibinin peyva davi disa tavuyaye dıvırda ravekere tavuyaye uprışımare. Onların kızının güzelliği. Yine burada bir ın görüyoruz. O kız ya da güzellik kime ait? Onların kızının güzelliği. Tamlayan aslında hep onların. O yüzden ne yapıyoruz? Büküme uğratıyoruz. Yine ın anlamını görüyoruz. In anlamını alan kelime büküme uğramış ve burada çoğul büküm zamiri kullanılmış. Örneğin burada zamir değil de misafir olsaydı, meyvan olsaydı yine bükümlü halini kullanmamız gerekiyordu. Ne diyecektik o zaman? Meyvanan diyecektik. Az önce gördüğümüz büküm ekini kullanacaktık. Rengi kulilkan. Kulil tavuyaye, raveker tavuyaye, ucibel kasta pırjmariye dikim, tavanga pırjmariye standiye. Çiçeklerin rengi. Ne yaptık? Kürtçe'de tersi oluyordu pozisyon olarak. Yine in anlamını veren büküme uğruyordu. Burada çiçeklerin diyorum. O yüzden bükümlü hale getireceğim. Ve isim kullandığım için büküm ekiyle kelimeyi büküme uğratacağım arkadaşlar. Birincisi bu şekildeydi. İsim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Dravekande, raveker, dıtave. Yadiyam çubu, pırtuk liser, maseye, herkes buxazım ki maseye de cinaf bıkarbinem, pırtuk liser, veye. Raveknavi çevanıme çıgotu bu, navderin kupiş dağçe kanten, dıtavun. Peyvin kupiş dağçe kanten, dıtavun hevarlo. Ve ez ji batmanê me, ew batman jî tewangê newsa, pişta çek ve dıtave. Edatlardan sonra gelen isimler büküme uğrar arkadaşlar. Bizim çokça söylediğimiz bir kural bu. Bazı anlamlar veriyor. Örneğin masanın üstünde burada. Yine o aslında o ın, in, o nun anlamını yine veriyoruz. Ama bunun yanı sıra birliktelik, bulunma, ayrılma, yönelme gibi anlamları verir arkadaşlar. Edatların tipik özelliği bu. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar. Ya büküm ekini kullanacağız ya da bükümlü zamir kullanacağız. Örneğin, liser maseye,
masanın üstünde. Burada liser üstünde edatından sonra gelmiş ve masa kelimesi dişil olduğu için mor rengi görüyoruz. Yine dişil büküm eki var. Eğer ben burada zamir kullanmak isteseydim yine bükümlü zamir kullanacaktım. Liser ve'ye diyecektim. Ya da bıtere. Bıtere, seninle ne demiştik? Bıre kişiler için birliktelik anlamını veriyordu. Edatlardan sonra büküme uğradığı için kelimemiz bükümlü zamir kullandık. Bükümlü zamir kullandık. Eğer ben burada yine Ayşe'yle demek isteseydim, Ayşe'ye re demem gerekiyordu. Orada yine büküm ekini eklemem gerekiyordu. Ligel zozane disa pışta çeken dibinin ku zıttavuyaye herkes bu hazın cevide disa cinaf bıkar benim ezebejim. Ligel ve zozanın yanında yine burada bir ın görüyoruz şuradaki gibi. Ne dedik? Bu anlamları veren kelime büküme uğrar. Zozan dişil olduğu için dişil büküm eki kullanılmış arkadaşlar. Navbera wande buradan projmarek dibinin ez çıdıkım cinaket tavan dibi karbinim. Hekena bu kar bu ez beşim navbera hevalande kartapa projmarek karmi dibi karbinim. Yine onların arasında burada yine ın halini görüyoruz. Yine ın olan kelime büküme uğruyor arkadaşlar. Edatı da görüyoruz burada. Navbera wande onların arasında edattan sonra büküme uğramış. Eğer isim kullansaydık arkadaşların arasında deseydik yine o ın halini görecektik. O zaman arkadaşlar büküme uğrayacak. Hevalan olacak. Şuradaki an gibi. Hani diyorduk ya oradaki an sona gidiyor kelimenin. Ez jibatmane me emzanın pışta çekti. Ve ez jibatman me şaşe. Ez jiamet me şaşe. Ez jibatmane me. Disa jiberku me gotbu bajar mene bakartafa tavanga me tavuyaye. Bunun arkadaşlar dedik ki aslında motomot çevirisi üstünde durmuştuk bunun. Ben Batman'danım. Tıpkı İngilizce'deki gibi I am from var ya oradaki dan'dan anlamı bizdeki j ile sağlanıyor. Ama anlam olarak çevirince ben Batmanlıyım. Burada o Batman'dan anlamını veren o from'un yerine biz j kullanıyorduk. Dan'dan anlamını veren ve ondan sonra da büküme uğruyordu. Ne demiştik? Bütün şehirler dişil kabul ediliyor. O yüzden dişil büküm ekini görüyoruz. Bunun yerine şey diyebilirdik. Ez juve derime örneğin. Zamir de kullanabilirdik. Ya seyem ez şive duhum anca şive de buhazım ku cinab keki bikar benim ez beşim ez ve duhum. Çimaz burada tavinim hevalno me çıgotu bu zidem uravein ko kademan hatib karaninin de وقتمان ها دمابه نزیک راویا fermani راویا خواستک o her vakitin bireser dıtave. Arkadaşlar ne dedik? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı zaman ve kiplerde nesne büküme uğrar. Sanırım ikinci kurun ilk konusu da buydu zaten. Zamanlarda nesne durumuydu. Ne yapıyorduk? İşte gelecek zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Şimdiki zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Peki ne zaman nesne büküme uğrar arkadaşlar? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı tüm zaman ve kiplerde. Bu emir kipi de olabilir. Bu istek kipi de olabilir. Her şey olabilir. Bizim için ipucu şimdiki zaman kökünün kullanılması. Zaten geçmiş zaman kökünde bundan önceki derslerimizde görmüştük. Emli minakin hobilerin es şive duhum. Aslında bu ne? Ben onu yiyorum arkadaşlar. Ben yemeği yiyorum. Orada o nesneyi büküme uğratıyoruz. Şimdiki zamanda nesne büküme uğramış. Ezi haniye ki bıkrım. Ben bir ev alacağım. Herhangi bir ev alacağım. Hani eril olduğu için eril ve belgesiz büküm eki kullanılmış arkadaşlar. Haniye ki bıkrım. Herhangi bir evi alacağım. Zelal pürtükan duhuyne. Bu gelecek zaman cümlesi. Şimdi bir daha şimdiki zaman cümlesine döndük. Zelal pürtükan duhuyne. Zelal kitapları okuyor. Burada pürtükan bükümlü hali. Eğer ben zamir kullansaydım zelal van duhuyne. Onları okuyor diyecektim. Yakın gelecek zaman cümlesi. Ez dikim ve bibinim. Ben onu görmek üzereyim. Burada onu nesne olduğu için nesne büküme uğramış arkadaşlar. Zaten dişil bükümlü zamiri görüyoruz burada. Bir de emir cümlesi var. Xwarine buxe. Ya bıraksi ve hevoki çiye tu xwarine buxe. Leme gotu bu çem karın bejin xwarine buxe. Em musajı fermane bidin. U çi bu me got ev mesela yani raveyin fermani de jiber kokada manhatib karanin breser tavuyaye. Yemeği ye dediğimde arkadaşlar aslında bu sen yemeği yedir. Hani emri biz karşımızdakine veriyoruz ya. Orada sen özne, yemeği nesne ve ne oluyor?
şimdiki zaman kökünün kullanıldığı her yerde nesne büküme uğruyor arkadaşlar. Bir de geçmiş zaman dersimizde görmüştük. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bunu hiç unutmuyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Örneğin burada ez, zelal, ez hep bunlara göre çekimlendi. Bir tek emir kipinde durum farklı. Onda zaten emir kipini anlattığımız Rabia Fermani dediğimiz derse dönerseniz görürsünüz farkı. Şimdi dördüncüsüne geçelim. Min do pirtûkê xwend ancak ez cihê min de bixwaz navekî bikarbînim berîtanê do pirtûkê xwend û di her du hevokan de jî halê tewandî dibînin çima hevalno kesên ku waneya dema borî temaşe kiribe baş dizanê dibîn biçarê di demên borî de hekelê ker gerguhez be kirde ditewe. Geçmiş zamanlarda eğer fiil geçişliyse özne büküme uğrar. Bunu geçmiş zaman derslerinde çok öğrendik. Çok üstünde durduk arkadaşlar. Örneğin min pirtûkê xwend, ben bir kitap okudum. Aslında bu ben nedir? Ezdir değil mi? Ama geçişli olduğu için okumak fiili büküme uğrar. Ben kitap okudum. Ve ne demiştik? Asla bükümlü olana göre çekimlenmez. Asla bunlara göre çekimlenmiyor. Hep burada da nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Bakın başka söyleyecek bir şey. Bir de arkadaşlar eğer dersi izlemediyseniz diye söylüyorum. Umarım o dersleri izleyip sırasıyla buraya gelmişsinizdir. Ne oluyordu? Geçişli fiil neydi? Nesne alabilen fiildi ve bunlarla ilgili bir sürü ipucu verdik. Dedik ki neyi kimi soruna cevap veriyorsa geçişlidir. İşte vücudumuzun bir parçasıyla yapıyorsak örneğin xwendin ya ağızla olur ya gözle olur, geçişlidir. Ondan sonra kırın varsa fiilin içinde geçişlidir. Hep bunların ipucusunu da vermiştik zaten. Ve name şant. O mektup yolladı. Burada şandın geçişli bir fiil. Hatta demiştik ya andınla bitiyorsa geçişlidir. O yüzden öznemiz büküme uğradı. Zilane name şant. Arkadaşlar burada zamir vardı. Eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam, örneğin zilan demek istiyorsam o zaman dişil bükmekini eklemek zorundayım ona. Büküme uğratmak zorundayım. Böyle durumlarda dediğim gibi hep ipucu olarak kafanıza oluşturun. Yani ez name şant mı diyoruz yoksa min name şant mı diyoruz? Min dediğimize göre orada büküm vardır. O zaman bükümlü hali kurallarına göre uygulamamız gerekiyor. Wî du qedeh çay ve xwarin. Ve xwarin dîsa lêkereke gerguheze û ev hevoka demaboriye ji ber vê yekê em çi dikin? Em ditewînin halê wî bikarbînin. Herkes bixwazin cihê wî de dîsa nav bikarbînim. Ez ê bêjim Ehmedî du qedeh çay ve xwarin. Bala xwe bidin li gorî du qedeh çayê hatiye kişandin lêkera me. Hevalekê gazî te kir. Gazî kirin lêkereke gerguheze ji ber ku tê de kirin heye an jî gazî kê kir gazî te kir bersif heye ji ber vê jî divê kirde bitewe divir de tewanga me an ne binav kirî tewyaye. Ev hevalekî ku ne diyare û jine ji ekê em fehm dikin. Hevaleki gazetekir bir arkadaş seni çağırdı ama herhangi bir arkadaşlar. Burada belgesizlik var. O yüzden belgesiz olan büküm ekini kullandık ve arkadaş kadın olduğu için kadın olan dişil büküm ekini kullandık. Gazi kırın işte seni çağırdı, sana seslendi. Kırın olduğu için kırın olduğu her fiil geçişlidir demiştik. Arkadaşlar şimdi beşincisine geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Türkçe'de hani bu işte örneğin bana, benden, beni, benim bu hallerin hepsini biz büküm ile sağlıyoruz. Bu gördüğümüz ekler ya da zamirlerle sağlıyoruz. Yani ben dediğim dışındaki bütün durumlar ya da masa dediğim durumdaki bütün durumlar, örneğin masaya, masayı, masada, masadan hepsinde büküm eklerini kullanıyoruz. Bu anlamların hepsini büküm ekleriyle veriyoruz. Tek bir durum hariç arkadaşlar, o da geçmiş zaman. Çünkü örneğin min xwend dediğimde ben yedim oluyor. Direkt artık beni, bana, benden gibi bir şey yok. Direkt ben oluyor. Ama bunu da çok ayrıntılı zaten gördük arkadaşlar geçmiş zaman dersinde. 7 ve 8. derslerimiz bunun üstüneydi. Onlara bakabilirsiniz. Bu güzel bir ipucudur. Dediğim gibi ben dediğim tüm durum dışında ya da masa dediğim ya da kalem dediğim yalın halin dışında hani burada Türkçe'de işte yönelme haleki var, bulunma haleki var. Bunların hepsini biz Türkçe'de büküm ile sağlıyoruz arkadaşlar. Enver'in yap Benjamin. Vak min seri ders vane de şigot me ev tiş nedit hattenha es çum male
Ez çum vederi. Arkadaşlar şimdi biz geçmiş zamanı görünce işte geçişsiz ise ne oluyordu? Zaten nesne yoktu. Özne de yalın kalıyordu. Özne göre çekilmiyorduk. Ez çum gibi. Ama burada ez çum mali bir tane büküm hali görüyoruz. Peki neden burada büküm var? Arkadaşlar bu Kürtçe özgü bir kural. Dehemu demande hokerin cih dıtavın. Burada ev dediğim şey hokerin cih yani böyle yer zarfı gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde adlandırılıyor ve büküme uğruyor arkadaşlar. Geçişli ya da geçişsiz olması fark etmeksizin hokerin cih dediğimiz bu yer zarfı büküme uğruyor arkadaşlar. Ve bütün zamanlarda yani geçmiş zaman, gelecek zaman, geçişli alakasız her durumda büküme uğruyor. Bir de arkadaşlar bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum. Aslında Kürtçe ile ilgili güzel bir özellik. Şimdi bazı fiiller vardır ki bu fiillerde biz pozisyon değiştiriyoruz. Örneğin gitmek, çun, örneğin gelmek, hatin, örneğin ketin, düşmek, frin, uçmak. Böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde arkadaşlar bu yer zarfı hep cümlenin sonuna gidiyor. Aslında Kürtçe'de normalde cümle yapısı nasıl oluyor? İşte özne oluyor, nesne oluyor, yüklem oluyor. Sadece böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde fiil nesneden önce geliyor arkadaşlar. O artık nesne mi diyorsunuz, yer zarfı neyse o hep en sona gidiyor arkadaşlar. Bu da Kürtçe ile ilgili bir özellik. Örneğin ez şive dokun dersem orada özne nesne yüklem ama ez çummal dersem burada fiil ortaya geliyor. Sebebi de bu yani hareket bildiriyorsa o diğerini sona itiyor arkadaşlar. Ne dedik? Fiilin geçişli geçişsiz olması fark etmeksizin tüm zamanlarda yer zarfı büküme uğrar. Şimdi bu güzel bir örnek, bu çün gitmek örneği. Ez dışımale ben eve gidiyorum, büküme uğradı. Bakın bu nesne değil artık. Türkçe'de dolaylı tümleç diye geçiyor, Kürtçe'de yer zarfı diye. Eve gidiyorum. Ez biçimale eve gideceğim. Ez dikin biçimale eve gitmek üzereyim. Biçemale eve git. Ez çummale eve gittim. Hepsinde de o eve anlamını vermek için, örneğin burada geçmiş zaman cümlesi ama fark etmeksizin geçişli olması, o mal kelimesi büküme uğruyor. Evhat İstanbul'u, o İstanbul'a geldi. Yine büküme uğradı. Zaruk bazdan Dibistani, çocuklar okula koştular. Yine o okula dediğim şey büküme uğradı. Seynik ketin erdi, tabaklar yere düştüler. Yine bakın yere dediğim şey büküme uğradı arkadaşlar. Beli em nihacı hatin hindariye ki divande emme bişardaya rast emme hil bişerin nave çiye. Nave mamoste çiye, nave mamoste çiye, anji nave mamosteyin çiye. Bersiva rast ki jane hevalno divirde rave ke mego rave kerdi tawe ango bersif halet tavan diki jaye nave mamosteyi. Burada ne isim tamlaması var? Büküme uğruyordu. Sondaki kelimemiz öğretmeninin onun anlamını veren. O yüzden büküm eki olan bir tek bu var arkadaşlar. Buradan da o mamostenin erkek olduğunu anlıyorum zaten. Ya duyem lavık jı cihekiye meçi gotu bu tış da çekti ve dve halet tavan dibe dvırde batman çok arıyor. Şu ne eve? Hevalno i tawanga nere leme gotu bajar meneç berwi i jinabe çisem Suriye. Arkadaşlar aslında i de büküm eki. Şimdi büküme uğraması gerekiyor edattan sonra olduğu için. Ama biz ne dedik? Bütün şeyler dişil kabul ediliyor. O yüzden j amedi dememem gerekiyor. J amede demem gerekiyor. Bazı yerlerde şöyle bir konum var. Mesela j amedi değil de amediye gibi. Böyle konularda duyarsınız ama j'yi gördük mü unutmuyoruz. Büküm eki, dişil büküm eki geliyor şeylere. Kondekar dıçın an dibistan, dibistaneke, dibistani. Ve meçi gotu bahevalno ev hokeri cih ditaviya ev jibitawe kijan tavan getvirde kondekar dıçın dibistani. Ev ve katandeke ne tavange ev jişfe hale haruye. Kala tekir kalkırın lekereke gergüheze ev hevok hevoka demaboriye hevokin demaboride kırdadı tave ezi hali tavan gibi karbinim ev her duşu harune nabın ango cevap beye bersivame beye wan kala tekir kaçmın re çayeke tıştek dagre ha medve vani de ne kotle me beri gotu bu
çayeke kaçakı, an çayeke kaçakı, an çayeke kaçak. Peşihun bu fikrin. Vardıkım unjit zanın. Bersif çiye varno, bersif çayeke kaçakı. Jiber ku jibir nekin nav derdi tavun. Heval nav ango renkler natavun. Arkadaşlar kaçak çay burada kaçak sıfat görevinde ve unutmayalım isim soyluk sözcükler büküme uğrar. Sıfatlar büküme uğramazlar. Mesela işte Peylavin sor derim örneğin kırmızı ayakkabılar. Orada sor büküme uğramıyor sıfat olduğu için. Emvarın yaşaşemin meyvan nahun tıvırda çiye hevokeke deman haye deman hade bireser detave ez halet tavange bikarbinem fravin haruye fravinen evvakatan dekene tavange fravine tavange bersiv aye. Hevokeki dema beheye eze bibinem eze hevala bibinem hevaleke bibinem an heval bibinem ki jan raste hevala me çigot divi bireser bitave dema bede. Newsa şu ev xaruye ev qatnabe hevalno hevala ev an netawanga dibez bitawinem ev av vaqatandeke vakit diya min ev netawange naxo çibe eze hevaleke bibinem. Arkadaşlar ben bir arkadaşı göreceğim. Burada belgesiz büküm ekini görüyoruz. Ne dedik? Nesnenin büküme uğraması gerektiğini öğrendik gelecek zamanda. Burada bir gelecek zaman cümlesi nesneyi büküme uğratacağız. Burada hevala, hevala bibinim. Bu yanlış hevalan derseniz yani sonunda ne varsa doğru. Hevalan arkadaşları göreceğim oluyor. Ama burada hevala diyor. A sadece büküm eki değil ve katandek dediğimiz diğer tamlama eki. Örneğin hevala baş, iyi bir arkadaş. Ama orası artık büküm değil arkadaşlar. Ez ne ditim? Disam emitçi bükün kırdeye bıtavinin. Ditinle kereke gel göze. Ef hevok hevoka dema borye. Dıvırda cinaf tüne nafeye mi nave tavan dibi karbinin. Arin heye. Arin nave meye yani musa kabul kır. Bakku merceben le bersiv de min vek me kabul kır. U dive ev nave me bıtave. Ango bibe. Arine. Ne demiştik arkadaşlar? Geçmiş zamanda fiilimiz geçişli ise özne büküme uğrar. Öznemiz burada arin. Ben arini kadın kabul edip cevap verdim. O yüzden dişil büküm ekini kullandım. Arine. Beli hevalen heja em hatin davya vanaya xwe hevi dikim ev vanec bo ve sude var bu ve Hindistan femkirin. Hatta vaneye gidin xwe baş binerim vek min got ev vaneye dawiye lê me hin waneyên din jê me çêkin bi hev re me hin micaran bibînin. Hatta vaneye gidin li xwe miqate bin hevarno. Arkadaşlar ikinci kurun sonuna geldik ve dersimizin de sonuna geldik. Başka derste görüşünceye kadar dikkat edin kendinize. Başka dersin eğer duyurusunu yapacaksak bunu Twitter'dan yapıyoruz zaten. Oradan takip edebilirsiniz ya da buradan da görebilirsiniz eğer takip ediyorsanız. Ama gramer konularımız bitti. Şimdi daha önce bir öneri gelmişti derslerden, yorumlardan birinde şey diyordu işte bütün zamanlarla ilgili bir ders olsa. Yani böyle bir gramer kuralına göre değil de sadece örneğin bir fiilin tüm zamanlarda kullanımı. Belki böyle bir ders yaparız. Eğer sizin de başka önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Mutlaka onları değerlendiririz. Hepsini okuyoruz zaten. Diğer dersi görüşünceye kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Çalışmayı ve Kürtçe öğrenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. But yes, finally we تعرف مخرج يا كذا خكي سويت رجع سنين بيش قمة بدر خوش نقول يا بس إيش بيش تشتكي وده عليه yes, thank you for watching. It was the كان بس شو بكم يا تقدر إز بدر تصابيش ما مس شو بكم I mean it's a good wish لا شنو جاردن بدر جاردن Mrovenj pardon arkadaşlar okuyamadım. Mrovenj sems ezbedir desem okuyayım. Kendimin harcıbar kumen bote bedere sem Türkçe bu. Tamam bedere şey acaba bu gönlüm benim şivatma desem. Tamam. O flüt çalmayı biliyor. Şimdi ki evvela dengemi çal.
Ay. شكرا دي صبجم هات. Ezbere di صبجم. Zor. Hevdi çoğuzum farklı dışım go taktırım hiç nekim ama. Nave hoş kekem. Hoş ya. Slav. Navemin alane. Ez biz yardım. Metekemin benim bir halam var diyor. Şelam bezledim bebim. Endame kemeyi dinjeheye. Ben seninle çok eğleniyorum. Kalıp bu. Tamam, ez iş çardan hindariye desbir. Lanet öyle. Endame ki meye dinjeheye. Endameke meyi hazredim bebim. Endameke meya dinjeheye. Endameke meya dinjeheye. Onunla çok mutluyuz. Hani siz biz farklı söylüyoruz diyebilirsiniz ya da burada böyle söylüyoruz. Bakın şiir çalış. Ay ezberi sattım ya. Aslında bu ne? Kırın fiili değil mi? Kırın kaçene bu disa. Bastian. Emme verin. Biz geleceğiz. Evanı bu börük. Medeniz bir Abi hiçbir kır. Evanı yüksek kırıncı bir ya. Sen önce bir kendiniz bulmaya çalışın. Sonra benimkinden kontrol edersiniz. Geli hevalin heja bername davim bu emji cejna ve carek edin piroz dikin bixatri var. Kaya akapna kışneyne bu ya. Kamam ses carek edin bikrin. Geli hevalin heja luha başnirin luha mukatebin behaviya hevdetleri. Eyvallah anaya girdi. Allah Allah. Geli kurdi ezeneja, umheratın fergal kurdi. Arkadaşlar Kürtçe derslerimize hoş geldiniz. Bundan sonra haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hep birlikte en temelden başlayıp en ileriki seviyelere kadar Kürtçe öğreneceğiz. Öncelikle ben kimim? Benim ismim Gülistan. Halihazırda Enstitüya Kürdi İstanbul'da yani İstanbul Kürt Enstitüsü'nde Kürtçe dersleri veriyorum. Şimdi gelin biraz konuştuğumuz dili tanıyalım. Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dil. Hint-Avrupa dil ailesinin İrani Diller Kolunda yer alıyor. Avrupa dilleri ve Farsça gibi diller Kürtçenin akrabaları arasında sayılıyor. Peki Kürtçenin kurmancı lehçesini öğreneceğiz dedik. Diğer lehçeler neler? Arkadaşlar Kürtçe 7 tane lehçeye sahip. Kurmancı, Kırmançki, Lekki, Lori, Sorani, Kelhuri ve Hevrami Kürtçenin diğer lehçeleri arasında yer alıyor. Bu dersler Kürtçesini geliştirmek isteyen Kürtler ve en baştan Kürtçe öğrenmek isteyen Kürt dostları için hazırlandı. Umarım siz de en güzel şekilde faydalanır, öğrendiğiniz bilgileri kendi yaşamınızda da kullanırsınız. Yeryüzündeki en temel haklardan biri ana dilini konuşma hakkı arkadaşlar. Gelin hep birlikte Kürtçeyi konuşalım. Evlerimizde, eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla Kürtçe konuşalım. Kendinize iyi bakın. Güminin hayır hoş yeri.
Dilê hevalên hêja û xêrat bi fêrgeha Kurdî. Îro em dest bi asteke nû dikin, em dest bi asta duyem dikin. Ev wanê jî waneya yekem a asta duyem e. Em ê divê waneyê de di dema niha û dema bê de analiza bi reserê binêrin û her wiha em ê hînî mijareke nû bibin. Tewanga nebin avkirî. Ji xwe asta yekem de me dema niha û dema bê bi berfirehî me dîtibûn, niha em ê li ser bi reserê bisekinin. Yani object, nesneyi bisekinin. Arkadaşlar ikinci kurun ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk kurda ayrıntılı işlediğimiz şimdiki zaman ve gelecek zamanı bir tekrar edeceğiz. Ve biz bu zamanları görünce daha çok fiil çekimine ve özneye bakmıştık. Şimdi bu dersimizde ise nesnenin durumuna bakacağız. Şöyle açıklayabiliriz. Ben elma yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim diyoruz Türkçe'de. Ama bunu Kürtçe yazarsak ya da Kürtçe söylersek ben elmayı yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim demek zorundayız. Bu elmayı kavramını göreceğiz yani. Zaten artık yavaş yavaş mantığının oturması gerekiyor değil mi? Elma dediğimiz yani yalın olan her durum dışında elmayı, elmada, elmadan derken hep bükümlü halini kullanıyoruz. Peki ben herhangi bir elmayı yiyorum ya da ben bazı elmaları yiyorum. Yani o belirsizliği nasıl vereceğiz? O belirsizliği de Tawanga ne binafkiri konusuyla vereceğiz. Tawanga ne binafkiri. Şimdi ilk dersimize geçelim. Yalnız dersimize geçmeden önce şöyle bir bilgi de verelim. Artık ikinci kur olduğu için Kürtçe ağırlıklı olacak. Özet olarak ya da önemli yerleri yine Türkçe açıklayacağız. Nihalji em derbasi dubaraya dema niha bibin. Hevano vek me got şo me berfrehi me dit dema niha. Leker çava çed bu em peşi ser minak ekip için. Ez diçim. Burada dı yekeye kartefa dema niha. Çe heye koka dema niha. Uj bo eze im heye kartefa kesane. Ev her sittin ba hevdu. Edi leker epektiğinin dı dema niha de. Anji ez naçım edi dibeneyin yavi. Mesê cûreyên lêkeran dîtibûn, xerû, pêkhatî û hevedûdanî em ê niha yek bi yek mînakê wan binêrin. Lêkereke xerû xwarin, em zav bikartînin, kokawî tenê xwe ye, em çawa dibêjin di dema niha de, ez dixwim. Ez dixwim anjî ez naxwim. Sê cûreyên lêkerên pêkhatî hene, yek bi înê dixedin, yek bi andinê dixedin û her wiha lêkerên ku bi pêşgirê çêdibin. Hevano ye îne dikadin zaf hêsan. Em tenê îne davêjin û kok demine destême de. Wek mînak kelîn lêkera me ye. Gava em îne bavêjin destême de tenê kel dimîne kokawî. Gava ez bêjim av dikele êdî ez wateya av niha dikeleyê didim. Anjî av nakele neyîn ya wê. Wek gerîn, wek firîn, wek bezîn. Ev ser mînakê vê cûreyî ne. Lêkerên ku bi andinê dixedin dîsa hêsanî rêya we em çi dikin andinê davêjin cihê wî de întînin. Êdî koka kelandinê dibe kelîn, ew dikelîne bu hevokekê dema niha. Em hevdû nexin kelîn koka kelandinê ye, kel koka kelînê ye. Lêkerên ku bi pêşgirê çêdibin hinek diguherin, hevano me asta yekem de me gelek car me binêwî xêz kir. Me got kurmancı de her tim ya giring lêkera me ya bingehîne. Ji ber vê yekê em qartafên kesane, qartafên demê an jî qartafên neyniye her tim tînin pêş ya an jî paş ya koka lêkera me ya bingehîn. Wek mînak. Vekirin ji kirinê bûye vekirin. Aslında kirin lêkereke din e, êdî ve hatê pêşiya wê bûye vekirin. Ez çi dikim? Koka kirinê tenê kê ye, ji ber wî jî ez diye yani kartefa dema niha ez dixim vê derê nî ve û kê ye. Yani pêşgir û kê ye. Çawa çêbe tu ve dikî, ez ve dikim, em ve dikin, her tim dikeve navberê. Her wiha kartefa neyînî jî. Tu ve nakî, ez ve nakim, dîsa dikeve navberê. Lêkerên hevedûdanî çawa bûn? Yek lêker hebû, yek jî cînav, da çekan peyveke nû hebû. Dihatin ba hevdû, lêkereke nû çêdkirin, me ji van re jî digot lêkerên hevedûdanî. Wek mînak amade kirin, vala xwe bidin dîsa ji kirinê bûye. Ço gava me ev mijar dît, me got kirin an jî bûn, ji van gelek lêker çêdibin. Yek jî ev e, amade kirin êdî lêkereke nû ye,
Ez dîsa kirinê dikişînim. Koka kirinê çi ye? Tenekê ye. Gava ez bêjim em amade dikin. Ancî ez amade dikim, tu amade dikî, ancî ez amade nakim. Hevalno me ev sê cûreyên lêkeran. Me di asta yekem de cuda cuda, di dersên cuda cuda de me dît û jî dikarin li van bi berfirehê binêrin û temasîn we hebe û dikarin çareser bikin. Arkadaşlar, şimdiki zamanın kısa bir özetini geçelim. Şimdiki zamanda zaten 3 ders ayırıp çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük birinci kurda. Eğer eksiğiniz varsa önce o dersleri izlemeniz daha faydalı olacaktır. Fiilimiz nasıl çekimleniyordu? Leyker yani fiilimiz. Dı vardı şimdiki zaman eki. Kolka demanha vardı. Kolka demanha'yı da şöyle söylemiştik. Türkçe'de 2 tür kök var. Bir şimdiki zaman kökü, tıpkı burada olduğu gibi. Bir de geçmiş zaman kökü. Geçmiş zaman kökünü tüm geçmiş zamanlarda kullanıyoruz. Şimdiki zaman kökünü şimdiki zamanda, gelecek zamanda ya da birçok tipte kullanıyorduk. Ondan sonra da kişi eklerini getiriyoruz arkadaşlar fiilin sonuna. Burada 3 tür fiil görüyoruz. Bunların her üçünde birinci kurda ayrı ayrı çok geniş bir şekilde işlemiştik. Haru yani sade fiil örnek olarak Fahri'nin yemek yemek fiilini verebiliriz. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Bakın, önce zamirimizi kullanıyoruz. Ben için es. Şimdiki zamanda da geniş zaman aynı şekilde oluşuyordu. D getiriyorum. Kökü getiriyorum. Hue. Ve ez için olan kişi ekine ez dihum, ben yiyorum oldu. Türemiş fiillerde işimiz biraz daha kolaydı. PKT yani türemiş fiillerde. Çünkü bunlarda kök bulmak daha kolaydı. Örneğin kelin yani. Bu ne? İnle biten bir fiil grubuna giriyor değil mi? Ne demiştik? İnle biten bütün fiillerde sondaki ini atarak kökü elde ederiz. Her ne kadar sade fiillerde kökler düzensizse de bunlarda ini atarak direkt kökü elde edebiliriz. Buna örnek olarak frin uçmak verebiliriz ya da yarin gezmek verebiliriz. Bazin koşmak verebiliriz. Kelinden in atınca elimize kel kaldı kökü, kaynamak fiilinin kökü. Av dikele dediğinde artık su kaynıyor demiş oldum. Eğer bir fiil andın ile biterse andını ine çevirerek yeni fiil kökünü oluşturabiliyoruz. Kelandığında kaynatmakta andını atıyoruz. Yerine in getiriyoruz. Kelin artık kelandın fiilinin, kaynatmak fiilinin kökü oldu. Evdi kelin ne dersem o kaynatıyor olmuş oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi verelim. Ne demiştik? Eğer bir fiil inle bitiyorsa işte kaynamak, kızarmak, gezmek, uçmak, koşmak gibi kendi kendine olma anlamı var biraz. Eğer andınla bitiyorsa biz o fiili geçişli yapıyoruz. Kaynatmak, kızartmak, gezdirmek, hep fiilin sonuna andın ekleyerek bu şekilde dönüştürebiliyorduk. Dediğim gibi bunları çok ayrıntılı görmüştük zaten. Örnek alarak oluşmuş türemiş fiillerde ise durum biraz daha değişiyordu. Çünkü ne demiştik? Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiildir. O yüzden biz çekimlerken fiilleri asıl fiil kökünün önüne getiriyoruz eklerimizi. Ve kırından oluşmuş, yapmak fiilinden oluşmuş yeni bir fiil, açmak fiili oldu. Ben dedim ki her zaman asıl fiil önemli. Kırın fiilinin kökü, yapmak fiilinin kökü sadece ke. O yüzden ben zaman ekini ya da olumsuzluk ekini ya da kişi ekini hep k'nin önüne ya da arkasına getiriyorum. Benim için her zaman önemli olan asıl fiilim. Burada ve sadece bir örnek. Belli başlı örnekleri de görmüştük. Mesela ve kırın var. Ra vardı, ra kırın gibi. Hıl vardı, hıl kışın gibi. Bunları zaten artık aşina oluyoruz. Birkaç tane var, çok fazla yok. Yine dediğim gibi PKT konulu derste, birinci kurda bunların hepsini ayrıntılı görmüştük. O zaman ben tu ve the ki dersem sen açıyorsun demiş oluyorum. The'yi nereye getiriyorum? Asıl fiilimin önüne getirmiş oluyorum. Evet, dudani birleşik fiil. Bu da nasıl oluşuyordu? Bir fiil, onun yanında ya bir kelime olur ya bir edat olur ya da bir zamir ya da birkaçı birden olmuş oluyor. Ve bunların hepsi bir araya gelip yeni bir fiil oluşturuyor. Burada da kırından oluşmuş bir fiil var. Kırın yapmaktı. Amade kırın hazırlamak oluyor artık. Yine kırını çekimliyorum. Asıl fiil kırın olduğu için. Şuradaki mantık gibi. Em amade dikin dersem biz hazırlıyoruz olmuş oluyor.
Hepsinin olumsuzunda ne yapıyoruz? D'yi kaldırıp yerine na'yı getiriyoruz. Ez duhum, nahum, av dikele, av nakele, ev dikeline, ev nakeline, tu ve diki, tu ve naki, em amade dikin, em amade nakın gibi. Bu da şimdiki zamanın özetiydi. Nahal ceme derbası dema bê bibin. Di dema bê de tiştî ku em dema niha hîn bibin karê me hêsantir ji ber ku dîsa koka dema niha ye. Lêker çawa pêk tê ê di cihê biyê de bi heye û koka dema niha heye. Dîsan koka dema niha bikartînin û kartefa kesane heye. Çwe me qasek berê me ev lêker dîtibûn. Koka waçî me dîtibûn. Niha em tenê mînakên wan binêrin. Çawa çedbe di dema bê de gavaz bêjim ez bixwim. Di vir de d an jî me gotibû wê ev tev di dema bê de tên bikaranîn. Ê de em duyê radikin cêwî de jî bitînin lêker em derdkeve pêşiya me. Ez ê bixwim. An jî neyniya wê çi bû? Ez ê nexwim. Av dê bikele. Av dê nekele. Ew ê bikelîne. Ew ê nekelîne. Tu yê vekî. Tu yê venekî. Hevan di vir de jî hinek rewş digwere. Ev neka bi heman şeklî çêdibin lê gava lêkerek bi pêşgirekî çêbe em kartefa bûyê bikar nayînin. Ya biraksî gelek kes di devoka xwe de bikartîne em nebêjin ev jî şaşin lê di standardê de em wisa qebûl dikin. Yani kartefa bûyê em bikar nayînin. Wek tu yê vekî, ez ê çêkim, ew ê raz e, vî şeklî. Hevacıdan hiç dîsa bi heman şeklî em ê amade bikin. Wek min got yani piştî ku em koka dema niha hîn bibin ê diyêdin hêsanin. Zaf tiştek naguhere em dîsa ji bîr nekin neyniya vê bi neyê çêdibe. Hemû tiştên ku bi bûyê çêdibin me çi dikir bûyê diavêt cêwî de me nedanî. Wek tenê ne ji bo dema bê. Gava fermanê de jî gava ez bêjim vê xwarinê bixwe ez karim dîsa bêjim nexwe neyniya wî. Yani ez bûyê her tim davêjim cêwî de nedînim. Evet arkadaşlar gelecek zamanı da biraz özet geçelim. Burada eğer şimdiki zamanı iyi anlarsak işimiz çok kolay çünkü aynı kökü kullanıyoruz. Koka dema niha yani şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. Bir iki farklılık var. Tabii ki gelecek zaman olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? G'yı atıyoruz, yerine b getiriyoruz. Şimdiki zaman kökümüzü kullanıyoruz ve bir de kişi ekimizi kullanıyoruz. Bunların az önce köklerini tek tek ele almıştık. Bir de arkadaşlar gelecek zamanda bizim bazı edatlarımız var, zaman edatları. Gelecek zaman için D ya da burada yazmıyor ama V bunlardan bazıları. Hepsini kullanabilirsiniz. En yaygın olandır. Ez, bakın burada D'yi attım artık B getirdim. Ez buhum dersek ben yiyeceğim oldu. Av D bükele. Ne yapıyorum? D'yi atıyorum. Yerine B getiriyorum. Ya da eve bükeline o kaynatacak. Tuye veki sen açacaksın. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir b eki yok. Bunun sebebi ise yine birinci kurda ayrıntılı gördüğümüz bir nokta. Eğer bir fiil örnek alarak oluşmuşsa b'yi atıyorduk. B'yi atıyorduk. Olumsuzda yine kullanıyoruz. Tuye venekki olumsuz hali. Burada olumsuzluğu belirtmek zorundayız. Ama b'yi kullanmıyoruz. Kullanan bir sürü kesim var aslında ama standart olarak bunu kabul ediyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Bileşik fiil yine aynı şekilde. Kök değişmiyor, hiçbir şey değişmiyor. Eme amade bakın dersem biz hazırlayacağız demiş oluyorum. Peki. Disa me ev mücacı biber frehidit bu. Tavangan bnafkri. Em hinek jijyana xemmina kabidin. Ve kavaz beşim keçavi, bavevi, esfem dikim ku evve keseke jine. Yani meye zayandavi. Bakır. Meye. Herkes bu xwazim cihê wê de nav bikarbînim. Ez bêjim mesela wek mînak zozan. Herkes bêjim keça zozan ev hinek gêm dimîne. Ji ber ku divê vê derê bitewînim. Çima divê bitewînim? Me hev jî dîtibû diravekan de ya duyem her tin ditewe. Nexwazî çawa bêjim ez ê zozanê bitewînim. Ez ê bêjim keça zozanê. Çima ez êyê bikardînim? Ji wêyê
edi bu keça zozani. Bi heman şekli hekel kes disa jimbe yani mebe bave sultan na bave sultane. Hekez bejim keçavi anji bave wi ez wi wiye fem dikim ku ew kes mere. Zayanda wi ner em mutabeyşin. Hekez bu xazim cinavkna nav bikarbînim. Yani ez nav bilim, ez nebêjim wî. Ez diyar bikim ku ew kes ki ye. Ez çawa bêjim? Keça adar na, keça adarî. Dîsa ji wî yê îdê û te peyvanêr ditewîne. Bi heman şeklê bavê hogir neraste, bavê hogirî de em bitewînin. Hevano me gotibû pêşî qartefa yani tawanga nêr ne mecbûrî ye. Pêşî ne mecbûrî bû. Lê êdî mecbûrî ye. Êdî em baldar bibin û em bikarbînin. Ji bo pirjimariyê dîsa mînakên xwe binêrin. Keça wan an jî bavê wan. Ez fem dikim ji wanê fem dikim ku ew kes pirjimar e. Ez qara du sê kesa dikim ez bêjim keça wan. An jî qala bavê dîsa du sê kesan dikim dibêjim bavê wan. Hekez bixwazin ciyê wanê de nav bikarbînim. Wek ez bêjim mêvan. Keça mêvan na neraste divê ez bitewînim û bêjim keça mêvanan. Bavê zarok neraste divê ez bêjim bavê zarokan. Ev an ji kurtê dîsa ji wanê an tê. Em divir de jî dibînin ji xwe. Divir de mantıqeke wisa dikarin çekin. Wek gava em rû bi kesek hemberî me be em nabêjin keça tu. Em dibêjin keça te. An jî em dibêjin keça min. Divê em teqez bitewînin. An jî em dibêjin keça we. Ez ê vê tawangê çawa diyar bikin di navan de? Pêşî bifikirin hûn ditewînin an na. Heke hûn bitewînin divê hûn navê jî bitewînin û hûn ê çawa bitewînin bi qartafên tawangê bitewînin. Evet arkadaşlar, yine birinci kurda çok geniş bir şekilde gördüğümüz bir konu var burada, büküm kavramı. Büküm kavramının üstüne ayrı olarak bir ders yapacağız. Hatta 10. dersimiz, bu kurun son dersi bunun üzerine. Çünkü çok önemli bir konu. Şimdilik ipucu vermesi için bunu söyleyebiliriz. Eğer ipucudan fazlasını istiyorsanız yine bununla ilgili ders izleyebilirsiniz. Ne demiştik? Tamlamalarda son kelime büküme uğruyordu demiştik. Keça ve ya da ba ve ve dersen, bakın bükümlü zamirleri kullandım. Onun kızı, onun babası demiş oluyorum. Burada onun dediğim o kişisi bir kadın. Çünkü kadın için olan büküm zamirini kullanmışım. Peki ben burada zamir değil de isim vermek istersem, o kişinin ismini belirtmek istersem nasıl söyleyeceğim? Örneğin burada iki örneğimiz var. Zozan, Sıldan, ikisi de kadın ismi. Keça Zozane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Ya da Bave Sultane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Keçavi ya da Bavevi dersem anlıyorum ki o, yani vi dediğim kişi bir erkek. Çünkü erkekler için olan bükümlü zamiri kullanmışım. Peki ben yine bunun yerine isim kullanmak istersem Keça Adari ya da Bave Hogri, yani bu isimleri büküme uğratmak zorundayım. Bir de şöyle bir şey demiştik. Önceden bu eril büküm eki zorunlu değildi. Yani biraz inisiyatife bağlıydı, opsiyoneldi. Ancak artık o kural değişti ve bunları mecburi tutuyoruz. O yüzden bir sürü kişi, yani kullanmayan bir sürü kişi görebilirsiniz çevrenizde. Ama dediğimiz gibi yani artık kullanılıyor. Eğer kastettiğimiz kişiler, yani onların dediğimiz çoğul, yani onlar diyorsak çoğulsa nasıl söyleyeceğiz? Keçawan onların kızı, Bavewan onların babası. Benim yine isimlerde bu çoğulluğu vermem gerekiyor ve yine bükmem gerekiyor ikinci konumda olduğu için. Keça Mevanan dersem misafirlerin kızı, Bave Zarokan dersem çocukların babası. Arkadaşlar az önce o elma örneğinde verdiğimiz gibi hani dedik ya elmanın, elmada, elmadan, bunları söylerken hep büküm halini kullanıyoruz dedik. Bakın buraya Zolzan'ın, Adar'ın, misafirlerin diyoruz. O un halini kullanıyoruz. Bu yüzden büküm halini kullanmak zorundayız. Evet. Şimdi nesne durumuna geçeceğiz. Bunları bir tekrar ettik. Çünkü artık göreceğimiz şeyler bu üç konuyla ilgiliydi.
Em binerin çi dibêje, di dema niha û dema bê de bireser ditewe. Hevano di dema niha û dema bê de. An jî gava ez, tu, ew, em, hûn, ew. Gava ez van bikarbînim, yani ez vaneka xer û bihêlim, divê biresira min, anko nesneya min, objeya min her tim bitewe. Di heb xer û nayên ba hevdû, du heb tewang nayên ba hevdû. Em dîsa astektin me hin mînakan dabû, em dîsa li ser wan bisekinin, êdî me koka wan tevî fêm kir ez bawer dikim. Hekez bêjim ez dixwim, tamam ez dixwim êdî em hîn bûne tewakit be. Lê hekez tiştê ku dixwim bixwazim diyar bikim. Sêv wek mînak. Divê ez bêjim ez sêvê dixwim. Divê ez bireserê bitewînim. Min bi çi tewandiye? Bi qartafa tewangê tewandiye. Ez sêvê dixwim. An jî di dema bê de ez ê sêvê bixwim. Divê em êdî bi vî şeklî bêjin. Em neka xerûne di heb xer û nayên ba hevdû. Divê yek tewan dibe, di dema niha û dema bê de jî bireser ditewe. Kelandin. Kelandin. Heke tu dikelîne tamam mevdît. Divir de pûrskrek ne? Lê hekez bêjim av, ew tişta ku dikele av be, divê ez bêjim tu avê dikelînî. Tu av dikelînî kêm dimîne, hinek şaş dimîne. Tu avê dikelînî. An jî tu yê bikelînî dema bêye, tu yê avê bikelînî êdî divir de bireser tewya ye. Hevanı bila bala ve bikişine me lêkera kelîne dîtibû lê divir de cih nagre. Kelîn, ji ber ku em nikarin bêjin. Ew lêker bireser nagre, ne gergû hese, em ê berfirehî dîsa werin ser vê miçarê. Dîsa lêkera vekirînê, ew vedike tamam me fehm kir. Hekez pace bikarbînin, divê ez bêjim ew paceyê vedike. Hatta di devoka me de êdî ev bûye ê, wek em dibêjin ew pacê vedike, ez pacê vedikim, tu pacê vedikî, wek pacê, em wisa dibêjin, ya bi rastî ji vir tê, kok paceyê û em bi êyê ditewînin. Di dema bê de jî tu yê paceyê vekî, dîsa divê ez bitewînim biresera xwe. Em amade dikin, tamam divir de tiştek tuneye, lê heke bireser hebe, em şîv amade dikin na, em şîvê amade dikin. An jî nîniya wê em şîvê amade nakin. Em ê amade dikin, me ev dît, lê heke bireser hebe, em ê şîvê amade bikin. Yani dîsa tiştên me bi êyê ditewin, tiştên nêr bi îyê ditewin, tiştên pırjimar jî bi anê ditewin. Wek mînak ez karim vir de bêjim ez sêvan dixwim. Heke sêv jêkê zaftir be ez dibêjim ez sêvan dixwim. Mesela ez du sêv bixwim, ez dibêjim ez sêvan dixwim. An jî ez ê sêvan bixwim. Divê ez her tim bitewînim. Arkadaşlar, burada çok önemli bir not var. Dema niha û dema bê de bireser ditewe. Yani diyor ki şimdiki zaman ve gelecek zamanda nesne büküme uğrar. Şöyle söyleyelim. Şu anda bu zamanlarda hep işte es, tu, ev, em, hun, ev yani yalın zamirleri kullanıyorduk. Zamir yalın olduğu zaman nesne bükümlü halde olmalı. Yani iki tane yalını yan yana kullanmıyoruz. Aynı şekilde iki tane bükümlü halde yan yana kullanmıyoruz. Bu söylediğim şimdilik biraz havada kalabilir. Geçmiş zaman konusuna geçince orada daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Örneklerimize bakalım. Ez duhum az önce gördüğümüz gibi ben yiyorum. Bunda bir şey yok. Ama ben yediğim şey elma ise ben elmayı yiyorum demem gerekiyor. Ne dedik? Elmayı anlamını vermek için hep bükümlü halde kullanıyoruz. Ez SV duhum. Burada elmanın cinsiyeti dişil kabul edildiği için şuradaki dişil olan eki kullandık. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde gelecek zamanda yine büküme uğratmam gerekiyor. Eze SV buhum. Ben elmayı yiyeceğim demem gerekiyor. Kelandın fiilinde bakalım tutu kelini tamam burada her şey normal. Ama o kaynayan şey su ise benim demem gerekiyor ki sen suyu kaynatıyorsun. Tu avedikelini. Tu avedikelini. Bakın biri sade biri bükümlü. Ya da tuye bükelini sen kaynatacaksın. Tuye avedikelini sen suyu kaynatacaksın. Arkadaşlar
ilk o fiil grubunda kelin kaynamak fiili de vardı. Ama mantığını siz de kurabilirsiniz. Kaynamak geçişli değil, yani nesne almıyor. O yüzden ben nesneyi büküme uğratamıyorum o tür fiillerde. Şu anda elimde bir nesne yok. Kelin fiili için, kaynamak fiili için söylüyorum. Hani neyi kaynamak, işte kimi kaynamak, bu soruların cevabı olmadığı için onu geçişsiz kabul ediyoruz ve nesne almıyor fiil. Ama kelandın kaynatmak, neyi kaynatmak, suyu kaynatmak, çorbayı kaynatmak, bunların cevabı var, yani bu geçişli bir fiil. Vekirin açmak fiili ev vedike. Yine bunda bir problem yok. O açıyor. Ama nesne kullanacaksam ev paceye vedike. O pencereyi açıyor. Tuye veki sen açacaksın. Tuye paceye veki sen pencereyi açacaksın. Em amadedekin biz hazırlıyoruz. Eğer orada yine nesneyi belirteceksem em şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlıyoruz. Ya da emi amadedekin gelecek zaman cümlesi biz hazırlayacağız ama emi şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlayacağız demiş oluyorum. Arkadaşlar şimdi el seve dokum dersek az önce söylediğim şey ben elmayı yiyorum. Burayı anladık artık. Ancak burada elmayı dediğim şey belirli değil mi? Hangi elmayı yediğim belli. Çünkü çok spesifik konuşuyorum. Ben elmayı yiyorum diyorum. Ne bınafkiri, tavanga ne bınafkiri değilse artık o herhangi bir elmayı ya da bazı elmaları o belgesizlik halini vereceğim. Yani bu slaytımıza o belgesizliği vermeyi öğreneceğiz. Zaten yine ilk kurda artık çok üstünden geçmiştik bu bınafkiri ne bınafkiri. Belirtili belgesiz, belirtili belgesiz. Bunları öğrenmiştik. Sanırım çağrışım da yapıyordur. Şimdi tek tek bakalım. Seve duhum. Ben elmayı yiyorum. Bunun İngilizce karşılığı da I eat the apple. Yani the dediğim şey burada çok artık spesifik, kastettiğim elma çok spesifik. Ama ben bunu belgesiz yapmak istersem, yani herhangi bir elmayı anlamını vermek istersem, nasıl söyleyeceğim? Es seveke duhum. Es seveke duhum. Ben herhangi bir elmayı yiyorum. Yani tabii ki bunun çevirisi yine ben elma yiyorum. Ama böyle herhangi bir elma. Hani hangi elma olduğu belli değil. Bunun İngilizce karşılığı da I eat an apple dediğimizde orada yani herhangi bir, hangi elma olduğu belli değil. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı, tatlı mı, ekşi mi hiçbir şey belli değil. Bir belgesizlik var. Buradan neyi çıkarıyoruz? Bakın sev elma kelimesi gördüğümüz gibi mor. Bunları da görmüştük değil mi? Bir şey mor olunca hemen dişil olduğu aklınıza gelecekti kelimenin. O zaman ne diyebiliriz? Dişil olan kelimeler için ya da şu e'leri benzetebilirsiniz. Şuradaki e'leri. Belgesizlik anlamını eke ile sağlıyorum. Eke ile sağlıyorum. Eğer nesnem erilse bunu nasıl yapacağım? Ezi hani bıkırım dersek ben evi alacağım. I will buy the house. Ben evi alacağım. O ev çok belli. Ancak ezi haniye ki bıkırım dersem o evin hangi ev olduğu belli değil. Ben bir ev alacağım ama hangi ev, nerede, büyük mü, küçük mü hiçbir şey belli değil. Bu belgesizliği şuradaki ekiyle sağlıyoruz. Bunun İngilizce karşılığına I will buy a house diyebiliriz. Şuradaki o anlamını, o belgesizlik anlamını veriyor. Tabii ki yine çağrışım yaptığı üzere ekler yekten geliyor ve bir anlamını veriyor. Yani tekillik anlamını veriyor. Peki nesnemiz çoğulsa nasıl yapacağız? Eğer belirtiliyse az önce gördük. Es sevarande benim, ben arkadaşları görüyorum. Burada hem çoğul yaptık hem de nesneyi büküme uğrattık. I see friends diyorum. Ancak ben bazı arkadaşları görüyorum demem için yine bükümlü hali ve belgesizlik halini kullanmam gerekiyor. Es hevalnande benim. Es hevalnande benim. Artık buradaki bu ınan, I see some friends, buradaki some anlamını veriyor. Yani bazı arkadaşları görüyorum. O bazı anlamını veriyor. Özetleyecek olursak arkadaşlar, eki, dişil ve tekil olanlar için kullanılıyor. Eki yine eril ve tekil olanlar için kullanılıyor. Inan ise çoğul olan durumlar için kullanılıyor. Şimdi bir de yine artık bizim klişemiz oldu. Bunların nereden geldiğine bakalım. Çok basit arkadaşlar. Ek, ın hep gördüğümüz şeyler.
Biri ek, yekten geliyor, tekillik veriyor. In, hından geliyor, çoğulluk veriyor. Bizim o ilk gördüğümüz V'den E geliyordu, V'den I geliyordu, Van'dan An geliyordu. Tavanga bınafkir yani belirtili bükmekleri. Bunlar yan yana gelerek belgesiz bükmeklerini veriyor. Ek ve eke, dişil ve tekil için. Ek ve i eki, eril ve tekil için. In ve an, ınan, bu da çoğulluk için arkadaşlar. Nihacem derbasi hingariya xobibin ve kerga. Vırda pır sene, hunci hatta deste ve vara tahmin bikin bersi ve o em hev dure çekin. Rengin şin, qastan neritiye dike. Rengin morçi, qastan metiye dike. Kamp hev dure binerin. Ez, kes, nabinim. Hevanu binerin, vırda kartafin tavange gavatına be, ez kes nabinim. Vate ne kim dimine, usa kals dimine. Devez bresera xo bitawine. Vırda breser şine ango, ev kes mere, skala mere kitkim. Nexwaze çawa bêjim bi tawangên ne binavkirê me dakirin. Tawanga ne binavkiriyan nêr çi bû? Ez kesekî nabînim. Arkadaşlar dedik ki ez kes nabînim, ben kimse görmüyorum. Ama ben kimseyi görmüyorum diyeceğim. Ve böyle kastettiğim kişi de herhangi bir, yani herhangi kimseyi görmüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bu arada maviyle belirttiklerim, örneğin bu kes hem dişi olabilir hem eril olabilir. Maviyle belirttiklerim eril. O yüzden de eril olan eki getiriyorum. Em derbasiya duyan bibin ev legund ye. Emi dvirde emi bitawinin emi çima bitawinin hevano kabın erilme gotu bu her tim pişta çek ditawe. Pişta çek ditawe. Heke kemasyan ve hebin تقز لأفصاي كان بنيرن شو وأنا قاجنا دريشن وأفتشتين جرينجن هكذا بخازن زماني خو ببيش بخن أو لجوند يه هكذا في درجة نبينن هكذا بيشم أو لجوند إنسان ما يزافت بكارن لهوانو إيدي جوري رزمان نفتيمه تفهم تشتكي نولي زده بكن tam binirim bersifçiye أو لجوندكيه أو لجوندكيه Ez çi dedim muataya ve legundeki ama evgundeki jangunde emnizan. Arkadaşlar burada yine ne demiştik? Edattan sonra mutlaka büküme uğruyordu. Ben büküme uğratacağım. Burada eril bir kelime görüyoruz. Mavi renkte belirtilmiş. Ev legund, eğer ben legundeki dersem o herhangi bir köyde. Daha doğrusu o bir köyde ama o köy herhangi bir köy. Karşıdaki bunu anlar yani o köyün belirsiz olduğunu. Em derbasiya seyem bibin limalekemizin liser paldank rudnim. Limalekemizin liser paldank rudnim. Emi çi bikin paldank bitawine. Ve emi tawanga ne binafkiriye bitawine. Şoj rengi vijit diyara zayanda ve emi çi bêjin liser paldan keki rudnim. Minev minak jiber veda hevano maleke mazın vırde ve katandeke hem vanaç bir nakın vırde piştaçet tavuyaye jiber viji kartafat tavan geldiye eke u eke lihevdu nefin. Evet arkadaşlar, burada bu örneği vermemin sebebi iki tür ek görüyoruz burada. Birincisi şurada vekatandek dediğimiz o tamlamalarda ilk kelimenin aldığı, hatta burada da vekatandek ne binafkiri, malekemazın yani herhangi büyük bir evde, ama bakın bu tamlamada ilk kelime ne dedik? Büküm hali her zaman ikinci kelimede olur ve edatlardan sonra da kelimelerimiz, isimlerimiz büküme uğruyor. O yüzden liser haldan keke dediğimde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Büyük bir evde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Büküm ya tamlamalarda ikinci pozisyonda ya da edattan sonra geliyor ve geldiği başka durumlar var. Bunu da büküm konu derse çok ayrıntılı göreceğiz. Brahim'in dejmire kras bikre. Ev diyare kubrese çi bikre kras bikre. Bersifeye. Le tiştek kemedi fırde deven bresere bitavinin. Jiber ku dema b'ye, dema b'de breser bitavı. Brahim'in dejmin re
zayende krasê diyare nexwez şewa bêjim krasekî bikire. Ronahî dike tiştek bixwîne. Dîsa divê bitewe pozisyona bireserê de dîsa. Ev jî dema bêyan nêzik e. Ronahî dike zayenda pirtûkê diyar e. Pirtûkekî bixwîne. Me bireserê tamam dîsa. Zilamekî xemgîn ji welat vedigere. Em hîn bûn pişta çekişî ditewe, em ê divir di tewanga nebin afkirî bikarbînin. Xwe welat ew nêrî bersivê jî dizanin wek van beyanî. Ez ê bêjim çi zilamekî xemgîn ji welatekî vedigere. Min ev mînak jî ji bo vê da hevano zilamekî welatekî. Em du hep ekî dibînin lêl hevdû nexin. Zilamekî xemgîn divir de veqetan dike, ji welatekî divir de tewange. Arkadaşlar burada 2 tane eki görüyoruz. Yine bir tanesi o zilamekî xemgîn üzgün bir adam ama burada ilk pozisyonda olduğu için veqetandek almış. Burada ise edattan sonra geldiği için büküm eki almış. Ji welatekî vedigere. Bir ülkeden dönüyor. Üzgün bir adam bir ülkeden dönüyor, herhangi bir ülkeden. Burada yine belgesizlik var. Eğer bunlarla ilgili eksiğiniz varsa bu anlaşılır bir şey. Çünkü birçok kişinin zorlandığı bir konu bu. O yüzden kötü de hissetmeyin. Üstüne gidebilirsiniz, çok ayrıntılı işleyebilirsiniz. Ya da böyle kendi kendinize kodlayabilirsiniz. Benim hep söylediğim gibi işte ilk pozisyondaysa veqetande kalır. İkinci pozisyondaysa da sondaysa tavan büküm haline alır. Ya da işte edattan sonraysa büküme uğrar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz bunları. Hevalin heca em hatin dawiya waneya xwe hêvî dikin waneyeke bi gerhatê bû sûdewar bû heta waneyeke din xwe baş binêrin bi hêviya hevditine. Eli hevalin heca umxeratın ferga kurdî ev waneya duyem a asta duyeme ve waneyê de em ê hin gihanekên bingehîn bibînin. Gihanek çi bû pêşiyan bersiva vê pirsê bidin. Gihanek hevalno hevokan an jî peyvan bi hevdû re girê dide. Yani em tiştên kin em bi saya gihanekan êdî dirêj dikin, hevokên dirêj kompleks saz dikin. Divê waneyê de em ê gihanekên demkî binêrin. Yani ji aliyê demê ve em ê bi hevdû re girê bidin. Arkadaşlar ikinci kurun ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bazı temel bağlaçları öğreneceğiz yine. Bu bağlaçların görevi zamansal olarak bir mantık kurarak cümleleri birleştirmek. Birazcık özet verecek olursak arkadaşlar. Örneğin piştiku. Zaten bunu bağlaçlarda da edatlarda da görmüştük. Piş tek başına hem sırt demekti hem de sonra anlamını veriyordu. Sonra arka anlamını veriyordu. Eğer ben piştiku dersem artık konum olarak değil, zaman olarak sonra anlamını veriyorum. Bu İngilizce'deki after'a karşılık geliyor. Aynı şekilde beri önce anlamını veriyor. Önce anlamını veriyor. Ben beriku dersem artık zamansal olarak önce anlamını vermiş oluyorum. Bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Demaku ise arkadaşlar, dem zaten zaman demekti. Aynı anda olan eylemleri birleştirmek için kullanıyoruz. Yani aynı anda oluyor. Biri önce, biri sonra değil. Bu da İngilizce'deki when'e karşılık geliyor. Hani biz Türkçe'de diyoruz ya, sen geldiğinde ben gidiyorum. O dığında, diğinde biraz bu anlamı veriyor. Niham derbasi waneya xwebibin. Pêşî piştîkûtê em li hevoka xwe binêrin. Ez ê biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Binêrin. Ya yekem çi ye? Çûna malê. Ya duyem çi ye? Xwarina şîvê. Ez ê niha waneka bi hevdû re girê bidim. Pêşî çûna malê çê dibe, ne wisa? Ez ê bêjim piştî ku ez biçim, piştre çi çê dibe? Xwarina şîvê çê dibe. Ez ê şîvê bixwim. Pêşî diçim, piştre dixwim. Piştî ku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Ew kê binêrin bala xwe ji aliyê rêzimanê ve bidin, divir de ê tune ye. Divir de ê tune ji ber ku ev ne demeydi.
ev ne deme. İşte ku ez biçim mali. Burada ez dîsa referansek diyar dikim. Kîjan deme ez ê şîvê bixwim. Ev deme. Ji ber vê jî ez divirde dema bê bikartînim. Arkadaşlar pişti ku dedik ki zamansal olarak sonra anlamını veriyor. İlk cümlenize bakalım. Eze biçim mali. Ben eve gideceğim. Eze şive buhum. Ben akşam yemeğini yiyeceğim. Önce hangisi oluyor? 1 numaralı eylem eve gitme durumu oluyor. Daha sonra da 2 numaralı eylem olan yemek yeme durumu oluyor. Yani birden sonra 2 geliyor. Ben pişti kuyu sonra anlamını ne zaman kullanacağım? Birden sonra kullanacağım. Bu yüzden ben bu cümleyi nasıl söylüyorum? Eve gittikten sonra yemek yiyeceğim. Peki bunun Kürtçe karşılığı ne? Pişti ku ez biçim mali, eze şive buhum. Gramer olarak da inceleyelim. Arkadaşlar eve gittikten sonra burada bir zaman kavramı yok artık. O yüzden bakın eze pişti ku eze biçim demiyoruz. Buradaki gelecek zaman anlamını veren e'yi kullanmıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz bunu? Yemek yiyeceğim dediğimiz zaman o gelecek zaman ifadesini veriyoruz. Yani bu tam bir gelecek zaman cümlesi. Bu ise yine daha önce de çok defa gördüğümüz bu ile yapılan bir tip arkadaşlar. Ayrıntılı örneklere bakalım. Hevalu em binerin, limina kan binerin. İşte ku ez bixabitim, ez ê bêhna xwe vedim. Pêşî ez dixabitim newsa, pêşî dixabitim, ji te bêhna xwe vedim. Ev ya yekeme, ev ya duyeme. Piştî ya yekem, ez ya duyem çêdikim. Piştî ku ez bixabitim, ez ê bêhna xwe vedim. Dîsa binêrin, divir de dem tuneye, divir de dema bê heye. Piştî ku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Ev ya yekeme, çêkirina sparteka, ev ya duyeme, raketim. Piştî ya yekem ya duyem de. Ez ê çawa bêjim? Piştî ku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Dîsa divir de ê tuneye, ev hevoka dema bê ye, ev lêkereke her du jî lêkerên pêk hatîne bi pêşkiran çêdibin, van de bi bike tevano. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Ev ya yekeme, ev ya duyeme. Piştî vê ez ê ya duyem çêkim. Ango, piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Piştî ku ez te bigerim, ji malê derkeve. Ya yekem gerîne, ya duyem derketine. Piştî ku ez li te bigerim. Piştî ya yekem, ya duyem hat. Dîsa ev bibuye çêbûye, ev lêkereke bi pêşgirê çêbûye pêk hatiye û bi divir de ketiye. Derketin. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Ya yekem çi ye? Paqijkirin e. Birayê min pêşî paqij bike. Ya duyem çi ye? Qehwekî çêke. Ez çi dibêjim? Piştî ya yekem ya duyem de, piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Arkadaşlar gördüğünüz tüm cümleler piştî ku, yani bu yapıldıktan sonra bu olacak gibi bir cümleler. Hepsinde dediğimiz gibi piştî ku ile kullandığım, yani bu bağlaçla kullandığım cümlelerde bir zaman kavramı yok. O gelecek zaman kurmadım bunlarla ilgili. Hepsinde ikinci cümlede var. Hepsinde birinci eylemden sonra ikinci eylem gelecek. O yüzden birinci eylemden sonra ben o sonra ifadesini kullanıyorum. Örnek verecek olursak, piştî ku ez bixabitim, ben çalıştıktan sonra ez ê bêhna xwe vedim, dinleneceğim, ben dinleneceğim. Piştî ku ez sparteka xwe çêkim, ödevimi yaptıktan sonra ez ê rakevim, uyuyacağım. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, koronavirüsü bittikten sonra ez ê bigerim, ben gezeceğim. Piştî ku ez te bigerim, seni aradıktan sonra ji malê derkeve, evden çık. Bakın bu da bir emir cümlesi. Gördüğünüz gibi gelecek zaman olmak zorunda değil. Ama bildiğimiz bir kalıp olması lazım. Burada örneğin emir cümlesi var. Bunları da görmüştük. Nasıldı mesela? Emir cümlesi de b ile oluşan bir yapıydı. O yüzden örnek alarak oluşmuş. Fiillerde o b düşüyordu. Derkeve, burada artık b'yi görmüyoruz. Piştî ku birayê paqijî bike, abim temizlik yaptıktan sonra ev ê ji min re qehweyekî çêke. O bana bir kahve yapacak. Yine burada gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Yine gelecek zaman da bu ile oluşan bir yapı, fiilimiz. O yüzden örnek aldığı için çêkirin, kırından çêkirin olduğu için buradaki bu düşmüş artık. Bunu ayrıntılı görmüştük kırın ve çêkirin değil mi? Her ikisi de yapmak demek oluyordu.
Ama kırın İngilizce'deki do'ya benziyor. Kırın ise İngilizce'deki make'e benziyor. Türkçe'de ikisini de yapmak diyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Kırında bir şeyi sıfırdan yapıyoruz, üretiyoruz gibi. Yani olmayan bir şey yapıyoruz gibi. Örneğin kahve. Kahve önce ortada yok. Bir emekle biz onu yapıyoruz. Kırın ise normal böyle spor yapmak gibi olan yapmak eylemi. Aralarında böyle bir fark var. Yani her ne kadar Türkçe çevirdiğimizde ikisi de yapmak olsa da iki fiilin mantığı birbirinden farklı. Tıpkı İngilizce'deki gibi. Nahalcan varım berikuye. Emdisel hemen hevokebilirim. Eze biçim mali, eze şive buhum. Şiya yekem çiye, eze biçim mali, çunda maliye. Ya duyam çiye, pıştas çıdıkım. Şiv duhum, eze şive buhum. Tekep pişti kubuya, mebgota pişti ku ez biçim mali, eze şive buhum. Mevederi femkir. Nahazi çi bejim, eze berikuye bejim. Beriku ez şive buhum, eze biçim mali. Beriku ez şive buhum, eze biçim mali. Eze kenge biçim mali, beriku şive buhum, eze biçim mali. Evet arkadaşlar, şimdi de bu Türkçe karşılığı önce anlamına gelen berikuyu görüyoruz. Dedik ki bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Aynı cümleden devam edelim. Ben eve gideceğim, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Şimdi önce dedik ki ben eve gittikten sonra akşam yemeğini yiyeceğim. Burada da diyeceğiz ki ben akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Tamamen ters mantık birbirine. Önceden ne oluyordu? Birden sonra kullanıyorduk, yani sonra anlamını vermek için. Şimdi ise ikiden önce olmasını bastıracağız. İkinci olaydan önce olmasını bastıracağız. Bunu neyle sağlayacağız? Beriku ile sağlayacağız. Beriku ez şive buhum. Akşam yemeğini yemeden önce. Eze biçim mali. Ben eve gideceğim. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Burada zamansal bir kavramdan çok bir kip var. Burada ise gelecek zaman var. Akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Ne yaptık? İki tane farklı cümleyi zamansal mantığına göre birbiriyle birleştirdik. Daha uzun, kompleks bir cümle kurduk. Nahalci emli minakem berikuye binerin. Beriku deyam biçe suke evi biçe mala ciranan. Kabınerin. Peşi çıdık evde. Peşi çıdıke. Ben vebbinin. Peşi diçe mala ciranan. Pişracı diçe suke. Kabınerin. Beri biçe suke diçe mala ciranan. Emi çava grebidin. Beriku deyamın biçe suke evi biçe mala ciranan. Disa cihe ku bu kahane geçettin demek diyar nakın. Ya hevoka diyem demek diyardike. Beriku ez razım. Divi ez vi kari bikadinim. Beriku ez razım, bey razına xwe, divi ez vi kari bikadinim. Beriku tu weri li min bigere. Tu hê nehatiyî, lê beriku tu werî li min bigere. Hê hatina te çêne bûye, tu hê nehatiyî, tê li min bigere, piştre jî tê werî. Ez bawer dikim meydî ev derme fehm kir. Beriku zivistan were, em ê hin amadehiyan bikin. Pêşî em amadehî dikin, piştre zivistan têne wisa. Beriku ev zivistan were, em ê hin amadehiyan bikin. Dîsa divir de tiştekî demkî tune divir de heye, dema bê heye. Hevoka din, beriku ez te bixim, bicehme ji vir. Beriku ez te bixim, hêmil te nexistiye. Beriku ez te bixim, bicehme, yani here ji vir. Evet arkadaşlar, şimdi de o önce anlamına gelen örneklere devam ediyoruz. İlkinde olduğu gibi, piştikuda olduğu gibi burada da bağlaçla kullandığımız kısım bir zamansal ifade belirtmediği için burada o e'yi kullanmayacağız. Daha doğrusu gelecek zaman ifadesi belirtmiyoruz. Yani gelecek zaman cümlesi kurmayacağız bunlarla birlikte. İkinci cümleyle kuracağız. Örneklere bakalım. Beriku diyamın bitesuke, annem çarşıya gitmeden önce evi biçe mala ciranan, o komşuların evine gidecek. Önce komşulara gidiyor, sonra çarşıya gidiyor. Çarşıya gitmeden önce komşuların evine gidecek. Tam olarak bunu söyledim. İkiden önce olan olayı söyledim. Ve ikinci olaydan, yani çarşıya gitmesinden öncesini vurguladım Beriku ile. Beriku ez razım, divez vikari bikadinim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Razan
örnek alarak oluşmuş bir türemiş fiil. O yüzden b'yi burada görmüyoruz. Burada ise normal the way ile oluşan bir cümle var. Tıpkı az önce emir kipi olan cümle gibi. Beri kutuvaril min bigere, gelmeden önce beni ara. Şimdi bir gelmesi var, bir beni araması var. Benim istediğim ne? Öncesinden beni araması. Yani burada bir dediğim olay araması, iki dediğim olay gelmesi. İkiden önce diyeceğim yani gelmeden önce bunu vurguluyorum. Beri kutuvari. Gelmeden önce limin bigere beni ara. Beri kuzivistan vere emihin amadehiyan bakın. Kış gelmeden önce bazı hazırlıklar yapacağız. Kış gelmeden önce. Önce hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra kış geliyor. Birinci olay hazırlık, ikinci olay kışın gelmesi. Kış gelmeden önce, yani ikinci olay gelmeden önce bir olacak. Emihin amadeyan bakın. Berikuaz'da bakım bücehmecvir. Seni dövmeden önce bücehmecvir biraz idiom böyle yani defol buradan anlamına geliyor. Seni dövmeden önce defol buradan. Bunu söylüyorum. Yine seni dövmem örneğin bu cümlede sonra olacak bir şey. İkinci olay. O yüzden o ikinci olaydan önce defolması. O yüzden ne diyorum? İkiden önce yani seni dövmeden önce diyorum burada. Emwerin demakuye. Med astaya kem de evmişar diyeti bu men naha cardin lebineri. Ligori mantığa demeye mübineri. Es de dibinim. Es kev hoş dibim. Hevanu divan her du hevokandeci emin havaneka grebidin. Ledi her du hevokandeci ez naxwazim bine kîjan pêşî çêbûye kîjan piştre çêbûyê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim her du di heman demê de çêdibin. Dîtina min û kêfxweşiya min. Bi hev re çêdibin. Ji ber wî ez wek kîjan pêşî kîjan piştre wek vê nanêrim yani. Ez wek heman demê de çêdibin lê dinêrim û çawa dibêjim dema ku ez te dibînim ez kêfxweş dibim. Arkadaşlar bu demaku zaman anlamı aynı zamanda oluşma anlamı veriyordu ve birinci kurda bunu görmüştük. Biraz değinmiştik buna. Cümlelerimize bakalım. Este dibinim, ben seni görüyorum. Eske hoş dibim, ben mutlu oluyorum. Arkadaşlar bakın ben seni görüyorum. Ne oluyor burada? Nesne büküme uğruyor. Ne demiştik? Şimdiki zaman cümlesinde ya da geniş zaman cümlesinde ya da gelecek zaman cümlesinde nesne büküme uğrar demiştik. Bükümlü halde kullanılır. Burada da örneğini görüyoruz zaten. Şimdi zamansal olarak bakalım bu iki kavrama. Seni gördüğümde mutlu oluyorum. Tam olarak demek istediğim şey bu. Bunu nasıl birbirine bağlayıp tek cümle yapıyorum? Demaku ile yapıyorum. Demaku estedibinim, seni gördüğümde eski hoş dibim, mutlu oluyorum. Bunu gava ile de söyleyebiliriz. Bu da çok yaygın. Gava estedibinim, eski hoş dibim. Bu diğerlerine nazaran biraz daha Türkçe mantığa yakın yani. Nasıl şöyle ki burada belirtmek istediğim, altını çizmek istediğim şey hangisinin önce ya da sonrası olması değil. Altını çizmek istediğim şey o seni görünce mutlu olmam, aynı anda olmaları, mutluluğumun o seninle gelmesi. O yüzden burada hangisi önce hangisi sonrası diye bakmıyorum. Direkt seni gördüğümde mutlu oluyorum diyorum. Nahajı emminaken dema kuyabilirim. Dema biharte kulilk vedibin. Dıvırda yagrin boğumun kijan peşi, kijan paçin ne eve. Ve buna kulilkan bi bihar etçetti. Evet. Şber veji ez dema kuye ve kredidim. U hevanome gotubuş bu dema kuye bi taybeti. Ku hınek opsiyonele medastayken de gotubu. Un hacı dibinin şvay. Kutneye. Und karmbejin dema kuji, und karmbejin gavacı, und karmbejin demacı. Dema biharte kulilk vedibin. Mina kadın dema kuam verin cemhev em hev duhem bezbikin. Disa ya gring kijan peşi kijan piçrenne eve ya gring çiye ev du bu yer civak hevin ez binevi xezdikim. Çiber ez bit dema kuye ve gredidim her du hevokan. Dema ku ez din çeyan dinerim ez aciz dibim. Disa ya gring kijan peşi kijan piçrenne eve ya gring acizyamın u nerinamınan nuçeyan bi heman demek be. Evet, çiber ez disa dema kuye bir kartinim. Dema ku ez dengi diyafo dibizim ez pırkev hoş dibim. Disa ya gring peşi pişrene eve ya gring çiye kef hoşyan min u işte bisna denge diyamine.
Ev bi heman şekli, heman demede çedin eve. Dema ku gundê min tê bîra min, girî dikeve qirka min. Dîsa ez naxwazim bêjim pêşî işte girî ket qirka min an jî pêşî gundê min hat bîra min. Ez vanika naxwazim bêjim. Ez dixwazim bêjim yani heman demede çedin ev tişt. Ne giringe kîjan pêşî kîjan pişre. Bu yer ji bo min giringin. Ji ber ez dîsa bi dema ku eve girê dikim. Arkadaşlar şimdi dema ku ile ilgili olan cümlelere bakalım. Dema bahar te kulîk bedbin. Bahar geldiğinde çiçekler açar. Böyle söyleyebiliriz. Bunu dediğim gibi Türkçe motomot çevirebiliriz. Yani o dığında anlamını verdiği zaman kullanabiliriz dema ku'yu. Burada ku'nun olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu birinci kurda söylemiştik. Ku birçok yerde opsiyonel aslında. Dema ku'da da hem dema diyebilirsiniz, hem dema ku diyebilirsiniz, hem gava diyebilirsiniz. Hep aynı anlamı verecek. Dema ku'm verin cem hev, em hevde hem bez bikin. Yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Bunu söylüyorum. Biz yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Burada öncesi hangi olay, sonrası hangi olay önemli değil. Önemli olan o, yani hemen hemen aynı anda oluyorlar. Önemli olan bu. O yüzden önce ya da sonra diye altını çizmeme hiçbir şeyin gerek yok. Dema ku ez nûçeyan dinerim, ez aciz dibim. Haberlere baktığımda aciz dibim nasıl çevirebiliriz? Sinirleniyorum gibi. Hem sıkılmak anlamı var, hem sinirlenme anlamı var. Yine mantık olarak bakarsanız diyebilirsiniz ki ben önce haberlere bakıyorum, sonra işte sinirleniyorum. Ama benim altını çizmek istediğim şey bu değil. Önemli değil. Burada vermek istediğim şey haberlere bakınca sinirli olmam. O yüzden dema ku ile bağlıyorum. Bunu böyle de çevirebilirsiniz. Dema ku dinlerim yani haberlere baktığımda ya da haberlere baktığım zaman. Bu da direkt motomot çevresi oluyor zaten. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim, ez pir kêfxweş dibim. Annemin sesini duyduğum zaman ya da annemin sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Dema ku gundê min tê bîra min, köyüm aklıma geldiğinde girî dikeve qirka min. Boğazım düğümleniyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Girî dikeve qirka min bu bir idiom, deyim yani. Boğazım düğümleniyor. Buna benziyor anlam olarak. Yine benim için önemli olan işte önce köy mü aklıma geliyor, sonra mı boğazım düğümleniyor? Bu değil kesinlikle. Aynı anda olması. O yüzden bunları dema ku ile birbirine bağlıyorum. Em nihacı hindariye xwe binerin, hevalno dibe hindariyede em bi du şeklan em hevokên xwe saz bikin. Bi berî ku ye û bi piştî ku ye. Em binerin û jî pêçî bi xwe bifikirin. Ez ê sparteka xwe çêkim, îpûcekê piştre, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Em ê bi her du şeklan jî çêkin. Niha bir yar bidin, ya yekem eve ne olsa Spartaka çêkirina Spartakan, ya duyem çi ye temaşekirina fîlmê. Nixwaz dikarim bêjim piştî yekem duyem tê, an jî berî duyem yekem tê. Em ê bi her du şeklan jî çêkin, em binêrin. Piştî ku ez Spartaka xwe çêkim, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Bereva jî vê hevokê çi ye valino nixwe wek mantık berê ku ez fîlmekî temaşe bikim, ez ê Spartaka xwe çêkim. Ne wisa? Berê ku ez fîlmekî temaşe bikim, ez ê Spartaka xwe çêkim. Niha bi heman şeklê me vê jî çêkin. Em ê bexdanûsan biçînin ya yekem û em ê wan bifroşin ya duyem. Piştî yekem duyem tê, berî duyem yekem tê. Nixwe em dikarin çawa bêjin? Piştî ku em bexdanûsan biçînin, em ê wan bifroşin. Piştî yekem duyem hat. Niha jî em ê bêjin berî em wan bifroşin, em ê biçînin. Berî ku em bexdanûsan bifroşin, em ê wan biçînin. Di hevoka din de jî havîn dibe, hewa zaf germ dibe. Ez naxwazim binê evkê xêz bikim pêşî havîn tê an piştre ez naxwazim binê vê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim? Germbûna hewayê bi havînê çê dibe. Nexwazê çi bikim? Ez ê bi dema ku yê ve bi hev dûre girê bidim.
Dema ku havîn dibe, hewa zaf germ dibe. Ancak karın bejim dema havîn dibe, hewa zaf germ dibe. Ancak gava havîn dibe, hewa zaf germ dibe. Hemen işte. Arkadaşlar, bu cümleleri her iki yolla da birleştirdik örneklerde, bugünkü alıştırmamızda. Bir de Türkçe olarak özet geçelim. Ez Spartika hoçekim, ödevlerimi yapacağım, birinci olay. Pış rezil filme kitemaşe bikim. Sonra bir film izleyeceğim. Şimdi birincisi ödev yapmak, ikincisi film izlemek. O zaman ben bunu nasıl söyleyebilirim? Ödevlerimi yaptıktan sonra film izleyeceğim ya da film izlemeden önce ödevlerimi yapacağım. Her iki şekilde de yaptık. Her iki şekilde de oluşturduk. Pıştık Spartika hoçekim, ezeli filme kitemaşe bikim. Ödevimi yaptıktan sonra film izleyeceğim. Veliko ezeli filme kitemaşe bikim, ezeli Spartika hoçekim. Bir film izlemeden önce ödevimi yapacağım. Aynı şekilde oluşturduk. Şimdi aynı şekilde ikinci cümleye bakalım. Eme bağdansam biçinin maydanozları biçeceğiz, biçmek. O emevan bufroşun ve onları satacağız. Şimdi önce maydanozları biçiyoruz. Daha sonra da onları satıyoruz. Birincisi biçmek, ikincisi satmak. Birden sonra iki geliyor. İkiden önce biri geliyor. Şimdi bunu cümleye döküyoruz artık. Piştikan bağlanan biçinin maydanozları biçtikten sonra emevan bufroşun onları satacağız. Berikuan bağlanan bufroşun maydanozları satmadan önce emevan biçinin onları biçeceğiz demiş oluyoruz. Son örneğimiz havin gemdibe, havin dibe, hava zav gemdibe. Yaz oluyor, hava çok sıcak oluyor. Şimdi burada benim için yani anlam olarak ben şeyi söylemem değil mi yani? Önce yaz gelecek, sonra hava ısınacak. Benim için önemli olan bu değil. Benim burada altını çizdiğim şey havanın ısınmasının yaz ile birlikte olması, yazın gelmesiyle olması. O yüzden beriku ya da piştiku demiyorum. Ne diyorum? İşte yaz geldiğinde havalar ısınıyor ya da yaz geldiği zaman havalar ısınır. Bunu söylüyorum. Demaku havin dibe, hava zav gemdibe. Hava çok ısınıyor. Heli hevalin heja em hatin davya vaneya xwe. Ev wane hinek wane ki usa hurguli bu em ede metiştem bingehin me çareser kır nahace em hurguliyan dinerin. Hevo kendirecem sazdikin. Hevi dikim suda var bu. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik ve bu dersimizde böyle biraz uzun cümleler kurmayı öğrendik. Yani çok gramer gibi değildi de biraz ayrıntıya inmek gibiydi. İkinci kurun getirdiği bir şey olarak, bir getiri olarak. Bir dahaki dersimiz yine haftaya Perşembe günü olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer bunlarda sıkıntı çekiyorsanız, örneğin gelecek zamanda ya da şimdiki zamanda, geniş zamanda bunlarla ilgili çok ayrıntılı derslere zaten birinci kur derslerinden ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. İyi günler arkadaşlar. Hevalin heja umxeratın ferga kurdi. İro micarame diveti u divetiye. Med asaykem de divetiye bu berfrehi diti böyle ev her du zaftên tevli hevkirin. Ji hêla watê ji hêla rastnivîsê jî. Em bala xwe rastnivîsa bidin rastnivîsa wa. Hinek tên tevli hevkirin ji ber wê jî min xwast em bi hev du rehîn bibin. Arkadaşlar 3. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde diveti ve dibeti kavramlarını işleyeceğiz. Diveti tanıdık gelecek çünkü birinci kurda ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Zorunluluk tipi olduğunu öğrenmiştik. Ancak bu iki kavram hem yazılış olarak hem de anlam olarak biraz karıştırılıyor. O yüzden ikisini birlikte öğrenelim istedim. Diveti dediğimiz gibi zorunluluk tipi, dibeti ise arkadaşlar biraz olabilite, ihtimal belirtiyor bize. Şimdi kullanımlarına bakalım. Em derbasi vanaya xwe Peşi em hinek divê dubare bikin. Em mînakek bidin, divê ez biçim. Çi têfem kirin? Gavaz bêjim divê ez biçim, diyar e ku ez mecbûrim ku biçim. Ez hekez niçim tiştekî xirab bê çêbe. Divê ez biçim. Pêşî divê tê, piştre kirde tê ji bo hevoka me ez û piştre jî pêveber tê. Biçim. Ev êdî di hevokê de bû pêveber. Ev lêkera çûnê çawa tê kişandin? Bi heye ji bo erenî, ne heye bo neyni, rayka dema niha heye çe,
Bu kartafa kesanehiye vek minak divê ez biçim ji bo li gorî ez ê hatiye kişandin. Hevano bînin bîra xwe me çi got bû hemû dem û raweyên ku bi bûyê çêdibin em çawa neyniya wa bi dest dixin gava em bûyê radikin cêwî de netînin ew ê dibe neynî. Ev di dema bê de jî wisa ye, divêtî de wisa ye, ferman de wisa ye, gava ez dibêjim biçe. Ew dibe ferman neyniya wî çawa ye, dîsa ez bûyê radikim dibêjim neçe. Her tim bû diçe netî dibe neynî. Em lêkera yekem binêrin çûn lêkereke ku zaf tê bikaranîn, koka wî tenê çeye, divê ez biçim, divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Li gorî kesan, li gorî kirdeyê, kartafên kesanê tê hevano. Wekî din cihê divê her tim aniye, kirde xerûye, lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Em li lêkereke din binêrin, xwarin, koka wî tenê xwe ye, em ê neyînî bikin vê lêkerê, em ê çawa bêjin? Divê ez nexwim, divê ez nexwim, divê tu nexwî, divê ew nexwe, divê em nexwin, divê hûn nexwin, divê ew nexwin. Tenê birabû cêwî de nehat. Ew qas. Em li lêkereke pêkhatê binêrin, rabûn ji bûnê bûye rabûn, diyarek û bi pêşkirê çêbûye, di waneya borî de jî me dubare kiribû heke lêkerek bi pêşkirek çêbe, ew bi naye bikaranîn. Ew bi êdî dikeve. Lê ne tê bikaranîn. Em mînakan binêrin, divê ez rabim, divê tu rabî. Binêrin di navber de rabibim, em nabêjin, rabim. Divê tu rabî, divê ew rabe, divê em hûn ew rabin. Heke ez bixwazim neyînî bikim, divê ez diyar bikim ku ew lêker neyînî ye. Ez ê çi bikim? Ez ê neyê tênim bînim navbera ra û bêyê. Ra û koka dema niha. Divê ez ranebim, divê tu ranebî, divê ew ranebe, divê em hûn ew ranebin. Ew qas hadiye. Divêtî ew qas bu. Arkadaşlar divêyi zaten birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Birazcık da özet geçelim burada. Kullanım olarak dedik ki zorunluluk gibi, örneğin gitmeliyim, gitmemeliyim, yemeliyim, yememeliyim. Bunu ifade ederken kullanıyoruz. Başta her zaman divêyi kullanıyoruz. Divê, tuttuk bunu. Sonra kirde yani öznemiz geliyor. Örneğin ben için ez, divê ez. Sonra da yüklemimiz gelecek. Örneğin çün gitmek fiili için divê ez biçim, ben gitmeliyim oldu. Peki bu biçim, yüklemim nasıl oluyor? Yani fiilim hangi şekilde kullanılıyor, çekimleniyor? Divêtî için bı geliyor başa. Eğer olumsuz yapacaksam bı'yı atıyorum yerine ne getiriyorum? Şimdiki zaman kökünü yine kullanıyorum. Ez için kişi şeklini kullanıyorum. Yani benim öznem için gelen kişi şeklini kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bunun altını çokça çizmiştik. Sadece divêtî de değil. B ile ilgili olan bir sürü biz kip de gördük, zaman da gördük. Bunların hepsinde olumsuz yaparken bı'yı atıp yerine ne getiriyorduk? Örneğin emir kipinde böyleydi, gelecek zamanda böyleydi ya da yakın gelecek zaman mesela ez dikim biçim, gitmek üzereyim. Orada bı'yı gördüğümüz her zaman bı'yı atıp yerine ne getirerek olumsuz yapabiliriz cümlemizi. Şimdi fiil örneklerimize bakalım. Çün çokça kullanılan bir fiil. Kökü sadece ç, şimdiki zaman kökü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiki zaman kökünü bir sürü yerde kullanıyoruz. Yani sadece şimdiki zamanda değil. Bunu da çokça belirttik. O yüzden bunu şu aşamada, ikinci kurda ezberlemeniz önemli. Zaten sıra sıra vermiştik. Çok kullanılanları liste şeklinde verdik. Onları mutlaka ezberleyin. Eğer onlara ulaşmak istiyorsanız da birinci kurun şimdiki zamanla ilgili 3 ayrı dersi vardı. Onlara bakabilirsiniz. Orada liste şeklinde var. Şimdi örneğimize bakalım. Divê ez biçim, ben gitmeliyim. Artık sadece özneye göre çekimleyeceğim fiilimi. Bu ve şimdiki zaman kökü aynı kalıyor. Özneye göre kartafa kesane çeşitli işte kişi şeklerini getireceğim. Divê ez biçim, divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Başka bir çok kullanılan fiil, xwarin, yemek yemek fiili. Bunun şimdiki zaman kökü sadece xwe. Şimdi burada olumsuz yapacağız. Ne yapıyoruz? Sadece b'yı atıp yerine ne getiriyoruz? Yine rayka demana yani şimdiki zaman kökü kartafa kesane kişi eki aynı kalıyor. Divê ez nexwim,
ben yememeliyim oldu. Şimdi bunu bütün öznelere göre çekimleyelim. Bütün zamirlere göre. Dve tu nehuy, dve ev nehuy, dve emhun ev nehun. Zaten çoğullar için olan kişi ekimiz aynıydı. In'dı sadece. In ve neydi. Şimdi de örnekle oluşmuş bir türemiş fiile bakacağız. Rabun fiili. Bu arkadaşlar bun olmak fiilinin başına ra örneki gelmiş ve rabun uyanmak fiili olmuş. Örnek alarak oluşmuş fiillerde ne dedik? Bu düşer dedik arkadaşlar. Olumsuzunda değil ama olumlusunda b'yi kullanmıyoruz yani. Ve ez rabım, ben uyanmalıyım dedik burada. Bakın bım değil. Ve ez rabım demiyoruz. Ve ez rabım diyoruz sadece. Ve tu rabi, sen uyanmalısın. Ve ev rabe, o uyanmalı. Ve emhun ev rabın, biz uyanmalıyız. Siz uyanmalısınız, onlar uyanmalılar. Arkadaşlar olumsuzluğunu belirtirken neyi kullanmak zorundayız? Yoksa onun olumsuz olduğunu anlayamayız. Ama neyi yine nerede kullanıyoruz? Örnek ve şimdiki zaman kökünün arasında kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü hep tekrar ettiğimiz bir şey var. Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiil. Burada da asıl fiilimiz bun olduğu için, onun da kökü B olduğu için B'nin önüne geçiyorum ben ekimi. Her zaman asıl fiilin önüne gelerekler arkadaşlar. O yüzden olumsuz yapacaksam nasıl söyleyeceğim bunu? Dve ez ranebim. Dve tu ranebi. Dve ev ranebe. Dve emhun ev ranebin. Bu dvet yani zorunluluk kipinin özeti bu şekildeydi. Nihacem derbasi dibe kuyabilirin. Çoğuk vate dişbeçe dişbe belki ya Türkiye Kurdi de jiye belki. Yani ne teni Türkiye. Dibe ku belki un karın her bir yancı bir karbinin. Em li hevok ebilirin. Dibe ku ez biçim amede. Dibe ku ez biçim amede. Em çi femdikin jibir? Dibe ku ez biçim amede li dibe ku ez ne çimji. Yani ne tekaze. Ne sersadi sad. Ez biçim amede. Tişteki uzatıneye. Teni ihtimalek heyet burada. Dibe ku ez biçim. Dibe ku ez ne çim. Çava çedbe binerin. Dibe ku disa serideye. Disa kırda hatiye. Lekera meheye. Leker jitçiye pekti disa bu ne. Disa rayka demanha. Disa kartafa kesene. Aynıye. Eşkur femdikim. Ne dveyedi. Dibe ku ez. Dibe ku femdikim. Kudu burada ihtimalek heye. Hevano dibe tena serexo dibe lekereji. Şo jvirte lekera bunete. Lekera bunete. D kartafa demanha. B koka demanha. Eji bo kesesem kartafa kesaneye. Dibe kabinenin cevap pekti. Gava kesek jvara beje vak mirak. Em kahve gibi ve unutkarım bejin. Eri dibe. Eri dibe. Disa vak evkekiyet burada. Yani ne tekaziye kev. Arkadaşlar şimdi dibeku'yu inceleyelim. Dibeku dedik ki bu olabilir anlamını veriyor. Bilmek anlamını veriyor biraz. Ve belki, Türkçesi belki, Kürtçe'de de çok fazla belki kullanılıyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi cümlemize bakalım. Dibeku ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Ahmet'e gidebilirim. Ya da belki Ahmet'e giderim. Bu, yani anlam olarak ikisi aynı şey. İkisinde de ihtimal var. %100 değil. Ben Ahmet'e gitmeliyim gibi değil bu. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. Burada sadece bir ihtimali konuşuyoruz. Nasıl oluşuyor? Dve'ye çok benziyor arkadaşlar. Dibeku geliyor dve'nin yerine. İhtimal belirtiyor bize. Öznemiz geliyor burada. Bu örnek için ez. Fiilimiz geliyor. Cümledeki yüklemimiz yani. Peki yüklem nasıl oluşuyor? Tıpkı dve'deki gibi. Olumlu için bu, olumsuz için ne? Şimdiki zaman kökü ve kişi eki geliyor arkadaşlar öznemize göre. Bir de arkadaşlar dibeku dedik ki bu bir olabilite veriyor değil mi? Olabilite olmak fiili. Buradan aklımıza kalsın. Bun olmak fiiliydi. Bunun şimdiki zamanda üçüncü kişiye göre çekimlenmesi dibe. Ben dibe dediğim zaman olabilir anlamını veriyorum. Örneğin biri size bir şey teklif ettiğinde dibe ederseniz olabilir. Bu anlama geliyor. Aslında dibeku da biraz buradan geliyor. Yani o olabiliteyi veriyor bize. Bunun şimdiki zaman kökünün B olduğunu söyledik. D şimdiki zaman eki. Ise üçüncü kişiye göre kişi eki. Arkadaşlar
Bunu belki ile oluşturacak olursak bu cümleyi, belki ez biçim amedi. Bunu her durumda ikisi yerine kullanabilirsiniz. Şimdi örneklerimize bakalım. Nahalcem miyake xobinerin. İro hava bi avre, dibeku baran bibare. Em hava edinirim, dibecin İro bi avre. Dibeku bibare le dibeku ne bareci. Ne teqaze, ne sadisade. Dibeku azmin hesam bibe. Ama dibeku ne beci. Disa ne sadisade. Tev ihtimale. Untkarın cihe dibekuye de belki ecibi karbinin vaktidir belki em ve havine biçim veled. Belki em ne çinci. Dibeku em ne çinci. Tevci çedbin. Disa hamyan da ihtimal ne var no. Dibeku az carek edin tabi binin. Ve dibeku ne binimci. Kabın erin dıvırda için neyin ye. Dibeku em ne çin meyvandariye. Le dibeku biçinci. Yoksa dibeku biçinci. Gori evi hat yakışandı. Karimin zahfe. Dibeku az derenk verim mali. Disa ne sersa disa de, belki dibeku zu verim yani karimin heki bıkada ezi zu verim. Ne sersa disa de. Arkadaşlar burada belki ve dibeku ile ilgili örnekleri görüyoruz. Şimdi tek tek bir bakalım. İro hava bi avre, dibeku baran bibare. Bugün hava bulutlu, yağmur yağabilir. Ya da belki yağmur yağar. İkisi de anlam olarak aynı. Ben havaya bakıp yağmurun yağma olasılığının yüksek olduğunu biliyorum ama hala bir ihtimal. Ben hala yağmurun yağdığını görmüyorum. Belki diyorum, belki yağar ama belki de yağmaz. Yani %100 bir kesinlik yok. Dibeku azmin hevsam bibe. Sınav kolay olabilir. Kolay olabilir de ama olmayabilir de. Bu bir sadece öngörü, bu bir kesinlik değil. O yüzden dibeku'yu kullanıyorum. Bunun yerine belki de kullanabilirsiniz. Belki azmin hevsam bibe. Böyle de diyebilirsiniz. Belki ve havine biçim veled. Bu yaz memlekete gidebiliriz. Ama gitmeyebiliriz de. Yine sadece bir ihtimal. Dibeku az carek edin de ne binim. Belki seni bir daha görmem. Yine bu sadece bir ihtimal. Ve burada olumsuz halini görüyoruz. Ditin, görmek fiilinin şimdiki zaman kökü bin. Arkadaşlar bu bin olacak şapkalı. Ne binim. Bin şimdiki zaman kökü. Olumsuz yaptık. Ne getirdik başına? Ise kişiye ez için. Dibeku ev ne çin meyvandariye. Onlar meyvan misafirdi. Meyvandari misafirlik oldu artık. Onlar misafirliğe gitmeyebilir ya da belki onlar misafirliğe gitmezler belki de kullanırsam. Ama gidebilir de yine hep ihtimal var burada. Karimin zahfe, işim çok. Dibeku ez derenk verim mali. Eve geç gelebilirim ya da belki kullanacaksam belki ez derenk verim mali. Belki eve geç gelirim. Yine hepsinde ihtimal var. Hem de metn ekibinlerin ha ev metna hinkereye çünkü burada rupeleji dibinin karinleji binlerin divre dukes hene felatu sinem eminaha bıkarana dibeku belki binlerin hevalno peşem binlerin felat beje sinem tepiş dizaninge hiç çibiki vakit tuji dizani ezebibim parezer eze sağla peşin staçe bikim dibeku ez pişti ve dest bir lisansa bilind bikim. Tüye çibiki kabinlerin. Dibeku ez pişti ve dest bir lisansa bilind bikim. Le dibeku ne kimci. Ne sersa disa dev. İhtimal edifirde. Ez kari rojname geriye bikim. Dibeku ez televizyon ekide bixabitim. Disem dibeku edibinin. Le dibeku ez ne xabitim. Ev ne teqaziye. İhtimal heyci. Ez duxazim ci bo televizyonan nuçegahaniye bikim. Xostek ekiye, ligori ve xostek ihtimal ekiye. Ci bo felati. Tuye İstanbul'u bimini. Nizanim. Dibeku ez biçim amede. Ço ev nizanim hnek ipucu jidi deme. Nizanim. Dibeku biçim, dibeku ne çimci. Ne diyare. Yani ihtimaleş bome. Belki ez jili amede bixabitim. Kabinerin. Belki ez jili amede bixabitim. Belki ne xabitim ji. Belki ne xabitim ji. Yani ihtimale. Felakçı bece başı. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Sayfa sayısı 55. İkinci kurun 55. sayfası. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Burada dibeku ve belki'nin kullanıldığı cümleler var. Şimdi hep birlikte biraz bakalım. Sinem pişti zanı geç çıbiki. Diyor ki bu tipik bir gelecek zaman cümlesi. Üniversiteden sonra ne yapacaksın diyor. Bakın yine bu ile oluşmuş. Gelecek zaman çünkü. Vakit tuji dizani ezebibim parezer. Senin de bildiğin gibi
Bakın bu bir kalıp, bunu ezberleyebilirsiniz. Vakit tuşi dizani, senin de bildiğin gibi, senin de bildiğin üzere. Ezebibim parezer. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Ben avukat olacağım. Eze sağla peşin staj yapıyorum. İlk sene sağla peşin staj yapacakmış. Dibeku ez piştivi dest bir lisansa bilind bıkım. Belki ondan sonra piştivi lisansa bilind, yüksek lisans arkadaşlar. Yüksek lisans yaparım. Diyor ki ondan sonra yüksek lisans yapabilirim diyor. Yine bir ihtimalden bahsediyor. Bir kesinlik yok. Arkadaşlar yüksek lisans yapmalıyım deseydi Sinem, nasıl söyleyecekti bunu? Sadece dibeku'yu kaldırıp yerine dive getireceğiz. Dive ez piştivi dest bir lisansa bilind bıkım. Ondan sonra yüksek lisansa başlamak zorundayım demiş oldu burada. Diye çibiki, sen ne yapacaksın? Ezekari rozname geriye bıkım. Ben gazetecilik yapacağım. Dibeku ez de televizyon ekide bıkabıtım. Dibeku ez de televizyon ekide bıkabıtım. Diyor ki bir televizyonda çalışabilirim. Çalışabilirim. Ez duhazım ki bu televizyona nüçeganiye bıkım. Ben televizyonlar için muhabirlik yapmak istiyorum diyor. Bakın burada bir isteği var ve ona göre bir ihtimalden bahsediyor. Bu isteği doğrultusunda. Tüyeli İstanbul mini. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. İstanbul'da mı kalacaksın? Bu man fiilinin şimdiki zaman kökü sadece mindi. Bimini, tuye bimini. Gelecek zaman cümlesi kurduk. Nızanım. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size bir şey hatırlatayım. Birinci kurda bunu görmüştük. Normalde geniş zaman ve şimdiki zaman yanıtı kullanılan yerlerde ezdiçim gidiyorum, eznaçım gitmiyorum. Hep nail olumsuzluk yapıyorduk. Sadece iki fiil vardı nı ile olan. Bunlardan biri zanin yani bilmek fiiliydi. Örneğin bunun olumlusu dızanım, olumsuzu nızanım. Diğeri ise karim yani yapabilmek fiiliydi. Dıkarım yapabilirim, nıkarım yapamam. Onda bir bilgisini verelim. Dibeku ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Eğer zorunluluk olsaydı yine burada nasıl diyecektik? Dive ez biçim Ahmet'e. O diveden ben anlayacaktım ki ben Ahmet'e gitmeliyim, gitmek zorundayım. Bir zorunluluk var orada. Belki ez ile Ahmet'e bakabitim. Belki ben de Ahmet'te çalışırım. Bahçe. Peki iyi diyor. Dive an dibeku. Nihami her can benim bahevdu. Em duhab minakim vek hev binirin. Dive ez biçim zanıngehi. Dibeku ez biçim zanıngehi. Li her du minakam binirin. Cudahi çiye. Dive ez biçim, dibeku ez biçim. Dive ez biçim zanıngehi de selsa disat takaziyek heye. Takazı dive ez biçim yani ihtimali gidin boğumun tüneye. Dive takaz ez biçim. Dibeku'ya de ya hevoka diyen de dibeku ez biçim zanıngehi burada ihtimal heye. Dibeku biçim, dibeku ne çimşi. Ne takazi tüneye divirde. Arkadaşlar şimdi ikisinin yan yana olduğu aynı cümleyi görüyoruz. Biri dive ile oluşturulmuş, biri dibeku ile. Karşılaştıralım. Dive ez biçim zanıngehi, üniversiteye gitmeliyim. Dibeku ez biçim zanıngehi, üniversiteye gidebilirim. Dive ve dibeku bu tek cümlenin anlamını değiştiriyor. İki anlam veriyor bize. Dive ile kullandığım cümlede kesinlik var. Takas kesin demek ya bir kesinlik var. %100 var. Dive ez biçim kesin gitmeliyim. Dibeku ikinci cümlede dibeku ez biçim zanıngehi yani üniversiteye gidebilirim ama gitmeyebilirim de bir ihtimal var. İhtimal ekeydi burada. Yani %50 ihtimal. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. İkisinin yazılışına da bakın arkadaşlar. Dive şapkalı e, dibeku şapkasız e. Yani ikisi çok karıştırılıyor. Dibeku yazan çok var ama dibeku bu dibe e. Bu da dive e. Yani biri şapkalı biri şapkasız. Yazılışını birbirine karıştırmayın o yüzden. Bir de diveku diyen var. Mesela ku'yu dive ile birleştiren var. Yok arkadaşlar. Dive tek başına, dibeku birlikte. Yani yazılış olarak, doğru yazmak olarak buna dikkat edin. Anlam olarak da dediğim gibi dive'de kesinlik var. Dibeku'da bir ihtimal var. Nahacem derbasi hindariyan xobibin. Burada hevok hene emeli gori kevane ka buguherine. Serimin değişe eze biçim nehoşkaneyi. Emin ve hevoki bir divetiye disa saz bakın. Serimin değişe ama nahazi diveyi bikarbine dive daha seri
ve ez biçim nexweşxaneyê. Arkadaşlar Serem'in değişe başım ağrıyor. Diyeceğiz ki işte hastaneye gideceğim diyor. Bunu divet yani zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Ne diyeceğiz? Başım ağrıyor. Hastaneye gitmek zorundayım. Serem'in değişe tamam başım ağrıyor. Şimdi hastaneye gitmek zorundayım. Zorunda anlamını vermek için dive başa geliyor. Ben için ezi kullanıyorum. Fiilimi kullanıyorum. Biçim yine bu ile oluşturdum. Şurada gelecek zaman cümlesi ama bu gelecek zaman cümlesi değil. O yüzden kullanmayın burada. Ve ez biçim nexweşxaneyê. Hastaneye gitmek zorundayım. Bir de arkadaşlar kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Kürtçe'de bazen nesnenin sona geldiğini görüyorsunuz. Bunun üstüne belki ileride ayrı bir ders yaparız. Bu çok böyle kitaplarda yer almayan bir kural. Şöyle söyleyeyim. Pozisyon olarak yer değiştirdiğimiz fiillerde genelde o dolaylı tümle, Türkçedeki dolaylı tümle karşılık gelen kavram sona gidiyor. Örneğin çün gitmek fiili. Hatin gelmek fiili. Bakın bir yerden bir yere geliyoruz. Pozisyon değiştiriyoruz. Es hatin mali. O yüzden o mali sona gidiyor. Ya da ketin düşmek fiili. Es ketim erdi. Ben yere düştüm. Pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde o dolaylı tümleç hep sona gidiyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yani kitaplarda bulmayacağınız bir özellik. Aklınızda olsun. Eğer hani bazen derseniz niye ezi, şive, buhum, ben yemek yiyeceğim dediğimizde yemek niye sonda değil de eze biçim male dediğimizde male niye sonda? Bu yüzden arkadaşlar eğer bir fiil hareket belirtiyorsa, pozisyon değiştiriyorsa bunlarda dolaylı tümleç kavramına gelen o aslında biz bunları da nesne diyoruz. En arkaya gidiyor, cümlenin sonuna gidiyor. Ceyran tüneye elektrikler yok. Dibecin hatta varicin naye. Akşama kadar işte gelmeyeceğini söylüyorlar. Ama ve hevoki bir dibe kuye çekinç. Belki cuvateci diyarı dibecin hatta varicin naye ile takaz nizanı tenevusat dibecin. Burada bir aslında bunun cümleden bunun bir ihtimal olduğunu zaten anlıyoruz. Akşama kadar gelmeyeceğini söylüyorlar ama bu kesinlik değil. Akşama kadar gelmeyecek demiyorlar yani. Yani orada bir ihtimal var sadece. Bunu dibeku ile oluşturacağız. Emi çava beşin ceyran tüneye dibeku hatta evareji neyi? Elektrikler yok. Belki akşama kadar da gelmeyecek. Gazete dikin verevederi. Gazete dikin verevederi. Seni çağırıyorlar. Buraya gel. Şimdi bunu dvetiyle oluşturacağız. Zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Parantezin içinde verilen kavram kip. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Gazete dikin seni çağırıyorlar duruyor. Karşımızdakine sesleniyoruz ikinci kişiye. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Gazete dikin dvetuveri vederi. Emir kipinde ne yapıyoruz? Vere. Bu artık gel demek oluyor. Ama dvetide nasıl söyleyeceğiz bunu? Dvetuveri. Her ne kadar emir verirken tu söylememize gerek yoksa da dvetide bu var. Hevalemin duhazın hini kurdi bibin. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyorlar. Ev de fikrin kubiçin enstitüye kurdi. Onlar Kürt enstitüsüne gitmeyi düşünüyorlar. Şimdi zaten düşünüyorlar. Buradan aslında bir kesinlik olmadığını anlıyoruz. Enfem dikin ku dvile takazitüne ihtimal ki. Nexoyme çava bejin hatta vederi bi heman şekli dimine yadın da emi edi şu diyar emi dibe kuy bikarbinin. Hevalemin duhazın hini kurdi bibin. Dibeku ev bütün enstitüye kurdi. Zaten burada düşünüyorlardan onun ihtimal olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyor. Onlar Kürt enstitüsüne gidebilirler. Yani, ya da şey edebiliriz. Belki ev bütün enstitüye kurdi. Belki Kürt enstitüsüne giderler. Bu şekilde de kullanabiliriz. Gele varin heca em hatin davya vaneye xwe. Vaneye ki xoç bu yani jana rojane de ev mücazat tepkayan uzav derdi ki ve peşame. Şber ve şimdi fasem her duyan sarru grubu kin him bibin. Hatta vaneye kedin xwe baş binerin bu hatire ve arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu kolay bir dersti. Zaten yarısını daha önceki burada görmüştük. Ancak dediğim gibi bunu ayrı olarak ders gibi işlememizin nedeni ikisinin çok fazla karıştırılıyor olması ve günlük hayatta çok fazla kullanılıyor olması. Umarım siz de artık ikisinin ayırdığına varabilirsiniz. Farkını öğrenmişsinizdir. Bir dahaki dersinize kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.
hevalên hêja û xêratên pêrga Kurdî, îro micara me cinavka vegerok xwe ye, ez bawer dikim ku hûn jî wisa difikirin ev xwe zaf tê bikaranîn. Di vê waneyê de em ê hînî bikaranîna wê bibin, ka di kîjan rewşan de tê bikaranîn. Gava çi dibe em dibêjin xwe. Arkadaşlar 4. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cinavka vegerok xwe kavramını işleyeceğiz. Artık cinav biliyorsunuzdur zamir demekti. Yani bir zamir türünü işleyeceğiz aslında. Peki hangi zamiri? Cinavka vegerok arkadaşlar dönüşlülük zamiri demek. Dönüşlülük zamiri. Veger zaten dönmek demekti. Oradan geliyor. Türkçe'de bunun karşılığı dönüşlülük zamiri kendi var. Ama Türkçe'de bunun karşılığı xwe. Yani dönüşlülük zamiri xwe. Kullanımı ise Türkçedekinden farklı. Onun da bilgisini verelim. Çünkü Türkçe'de arkadaşlar işte kendi, kendim, kendisi böyle onu kişilere göre söyleyebiliyoruz ama xwe asla ama asla hiçbir eki almaz. Hep böyle alındır. Hüküm eki almaz, kişi eki almaz, hiçbir eki almaz. Böyle sade olarak kullanılıyor. Şimdi ilk dersimize geçelim. Em pêşî metna xwe bixwînin. Navê min Sozar e. Xuşkeke min heye. Navê xuşka min Rûşen e. Ez û xuşka xwe sibehan zûra dibin. Ez bi xwe hişyar dibim û xuşka xwe jî hişyar dikim. Em piştî taştê spartekên xwe çê dikin û derdikevin derve ji xwe re dilîzin. Ez ji xuşka xwe zaf hez dikim. Arkadaşlar burada bir metin var ve burada xwe'nin farklı kullanımları var. Yani hepsi aynı kullanım değil. Şimdi biraz analiz edelim bu metni, inceleyelim. Benim adım Sozdar. Bir kız kardeşim var. Kız kardeşimin adı Ruşen'dir. Tamam, buraya kadar biliyoruz zaten. Ez xuşka xwe sibehan zûra dibin. Ben ve kız kardeşim sabahları erken uyanırız ya da erken uyanıyoruz. Bakın bir kullanımı burada. Ben ve kız kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir ipucu vereyim. Bunu bizim öğrencilerimiz de çok soruyor. Hatta bu yanlışı da çok yapıyorlar. Benim kız kardeşim dersem xuşkamın doğru bir kullanım. Ama kız kardeşim, yani mantık olarak direkt kız kardeşim böyle söylüyorsak xuşka xwe daha doğru. Birazdan çok ayrıntılı bunun kullanımını göreceğiz. Ez bi xwe hişyar dibim û xuşka xwe jî hişyar dikim. Bakın burada da bir xwe görüyoruz. Ez bi xwe hişyar dibim. Ben kendim uyanıyorum. Burada ne var arkadaşlar? Burada vurgu var değil mi? Biraz vurgu var burada. Xuşka xwe jî hişyar dikim az önce gördüğümüz kullanım. Kız kardeşimi. Bakın yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bu kullanımda xwe kullanıyorum. Ve kız kardeşimi de uyandırırım ya da uyandırıyorum. Em piştî taştê spartekên xwe çê dikin. Biz kahvaltıdan sonra ödevlerimizi yapıyoruz. Bakın yine tıpkı buradaki gibi benim ödevlerim demiyorum. Ödevlerimi ya da ödevlerimizi diyorum. O yüzden yine xwe kullandık. U derdikevin derve ji xwe re dilîzin. Bu da Türkçe'de olmayan bir kullanım ve dışarı çıkıyoruz. Kendimize oynuyoruz. Aslında bunu motomot çevirirsek böyle. Zaten bu Türkçe'de de çok fazla tiye alınan bir konu. Kendime gidiyorum, kendime çalışıyorum, kendime gidiyorum. Ama arkadaşlar Türkçe'nin mantığında bu var. Yani çünkü dillerin mantıkları birbirinden farklıdır. Tabii ki doğrudan Türkçe'ye çevirince ya da Türkçe düşünüp Türkçe söyleyince böyle şeyler olabiliyor ama dediğim gibi yine bunun bir temele dayanan bir konu. Böyle bir kullanım Türkçe mantığında var. Yani kendimize oynuyoruz, böyle kendi halimizde oynuyoruz gibi belki düşünebilirsiniz. Ez ji xuşka xwe zaf ez dikim. Yine tıpkı şuradaki kullanım. Ben kız kardeşimi çok seviyorum. Yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bunları tek tek açıklayacağız bu gramerlerine göre analiz ederek. Em li pêşî rewşa yekem binêrin. Bireser û kirde hema kes bin. Ango bireser vegere li ser kirdeyê cinavka vegerok xwe tê bikaranîn. Çi dibêje di vir de hevanû? Dibêje bireser û kirde yek kes bin, heman kes bin. Yani keseke duyem tune ye. Tenek yek kes heye. Em mînaka ve derê binêrin. Ez xwe dibînim. Kabinêrin ez xwe dibînim. Ez û xwe vir de heman kesin. Kesek te ne heye. Keseke duyem tune ye. Her du jî ev kesin. Ji ber wê em cinavka vegerok xwe bikartînin. Ez xwe nabînim dîsa neyniya wê heman kesin ez xwe bikartînim. Tu xwe dibînî dîsa heman kesin. Tu xwe yani her du jî kesan jî kesa duyemin. Kesekî ku hemberî me wek numune. Ji ber wê em dîsa dikarin bikarbînin. Tu min dibînî.
Divir dem êdî xwe nikarin bikarbînin hevalino ji ber ku ev kesa duyeme an jî kesê duyeme ev jî kesa yekem an jî kesê yekem e. Du kes hene divir de ne kesek. Ji ber wê jî em êdî nikarin divir de xweyê bikarbînin. Arkadaşlar birinci durum Ravşa Yekem'de diyor ki bireser ukirde hemen kesbin. Yani nesne ve özne aynı kişi ise yani nesne tekrar özneye dönerse, özneyi işaret ederse bize bu dönüşlülük zamiri hue kullanılıyor. Şu örneğe bakalım bir. Es hue dibinim. Ben kendimi görüyorum. Bakın burada ben dediğim kişi ve kendim diye kastettiğim kişi aynı kişiler. Yani toplamda bir kişi var burada, iki kişi yok. Yani özne ve nesne aynı kişiyi gösteriyor. O yüzden burada hue kullanıyoruz. Dediğim gibi belki Türkçesini düşününce evet Türkçede de ben kendimi diyorum ama hue ile Türkçedeki kendi biraz kullanım olarak birbirinden farklı. O yüzden öyle düşünmeyelim. Şuradaki örneklere de bakalım. Es hue nabinim. Ben kendimi görmüyorum. Yine aynı şekilde tek bir kişi var. Tu hue bini. Sen kendini görüyor musun? Bakın burada da aynı kişiler. Yani ikinci tekil kişi var her iki durumda da. O yüzden yine hue kullandım nesne yerine. Üçüncü örnekte tümün dibini. Burada arkadaşlar sen beni görüyorsun. Bakın sen ve ben farklı kişiler. Artık burada iki kişi var. O yüzden ben burada artık hue'yi kullanmıyorum. Belli hevanı. Nahac emverin ravşad biyem. Dibece çi breser tekildari kirdeybe cinafka ve gerok hue deyb karani. Ev hevokeki giringe breser tekildari kirdeybe. Yani alakavi bi kirdeybe hebe em disa hue'ye bikartinin. Vak em minaken kem binirin ez destin xwe dişom. Ev destin kine hevalno tekildar yani alakavi bikiye İsa bi eze heye nevsa ev destin heman kesene tekildarin. Ji ber wê jî divê ez birde xweyê bikarbînim. Ez êdî nikarim bêjim ez destin min dişom. Ji ber ku ev destin minin ez divê tekildarin ez divê êdî birde xweyê bikarbînim. Em minaken binirin ez Spartaka xwe çê dikim. Dîsa Spartaka min e bi min re tekildare. Ji ber wî jî divê ez birde xweyê bikarbînim. Ez nikarim bêjim ez Spartaka min çê dikim. Ev êdî şaş e. Ji ber ku Spartak yani Spartaka min e çi xwe hewce tune ez birde caridim bêjim min. Divê ez bêjim ez Spartaka xwe çê dikim. Hevano ez birde dikarim bêjim ez Spartaka wê çê dikim. Ez Spartaka wan çê dikim. Ez Spartaka te çê dikim. Ez her tiştê dikarim bêjim. Lê tenê nikarim bêjim Spartaka min. Ji ber ku ew êdî tekildarê kirdeyê heye dûrde. Em mînaka dimbinerin em Spartaka xwe çê dikin. Dîsa kabinirin Spartaka xwe tekildarê em ê em dikarin bikarbînin. Lêk em bêjin em Spartaka me çê dikin vir de êdî şaş e. Çima bi heman şeklî hevano. Çiqo Spartaka me ye tekilî heye di navbera wan de. Êdî divê ez vir de xweyê bikarbînim. Ez bibêjim em Spartaka xwe çê dikin. Em mînaka dimbinerin em Spartaka min çê dikin. Ev jî rast e hevano. Çima rast e? Kabinêrin êdî ji ber ku tekilî tune ye. Spartaka min e lê em çê dikin. Êdî ji ber ku tekilî tune ye ez vir de xweyê bikar nayînim. Hewce tune ez xweyê bikarbînim. Arkadaşlar ikinci durumda diyor ki nesne özneyle alakalıysa dönüşlülük zamiri hue kullanılıyor. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? İlk örneğe bakalım. Ez destin hue dişom. Ben ellerimi yıkıyorum. O eller bana ait değil mi? Benimle alakalı. Benimle alakalı olduğu için şuradaki kuraldan ötürü benim hue'yi kullanmam gerekiyor. Destin hue dediğim aslında kendi ellerim olduğu için ben burada kullanmalıyım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mantık olarak bu ilk slaytta dediğimiz gibi ben ellerimi yıkıyorum. Bunun doğrudan çevirisi böyle. Ben ellerimi yıkıyorum. Şimdi şuradaki kullanıma bakın. Ez destin min dişom. Ben benim ellerimi yıkıyorum. Bu saçma olur değil mi? Eğer ben benim ellerimi yıkıyorum dersem. Yanlış olur. Eller zaten bana ait olduğu için yani alakalı olduğu için o yüzden benim burada hue'yi kullanmam gerekiyor. Ez destin hue dişom demem gerekiyor. Burada eğer benimle alakalı olmasa o eller başkasının elleri olsa ez destin hue dişom, ez destin wan dişom, ez destin te dişom her şey olabilir.
Ama eğer alakalıysa hoe kullanmak zorundayım. Şöyle bir ipucu verebilirim örneğin. Buradan neyi çıkarabilirsiniz? Ezle min olmaz. Tu ile te olmaz. Ev ile vi ve olmaz. Ya da em ile me olmaz. Hun ile ve olmaz. Çoğul olan ev ile one olmaz artık. Eğer alakalıysa arkadaşlar hoe kullanılmalı. İkinci örneğe bakalım. Es Spartaka hoçedıkım. Ben ödevimi yapıyorum. Ben burada ödev benim olduğu için hoe'yi kullanıyorum. Es Spartaka mınçedıkım. Ben benim ödevimi yapıyorum. Artık yanlış. Niye? Çünkü zaten o ödev bana ait olduğu için, benimle alakalı olduğu için hoe kullanmak zorundayım. Em Spartaka hoçedıkın. Biz ödevimizi yapıyoruz. Ödev bize ait. Bizim ödevimiz. Burada yine nesne ve özne birbiriyle alakalı. O yüzden yine hoe'yi kullandım. Ödevimizi yapıyoruz. Ama dersem ki biz bizim ödevimizi yapıyoruz. Bu artık yanlış olur arkadaşlar. Yani anlam olarak da saçma, gramer olarak da saçma olur. Eğer alakalıysa o kendi anlamını vermek zorundayız. O yüzden yine az önce söylediğim gibi işte ezlemin nasıl olmuyorsa emle me de olmuyor örneğin. Mesela şey de diyebilirsiniz. Tu Spartaka teçediki. Yanlış. Tu Spartaka hoçediki. Ya da ev Spartaka viçediki. Bu eğer aynı kişilerse yanlış arkadaşlar, alaka varsa. Ev Spartaka hoçedikidir doğrusu. Em Spartaka mınçedikin. Biz ödevimi yapıyoruz. Bakın bu da doğru. Niye? Çünkü biz benim ödevimi yapıyoruz. Artık benim ödevim. Ama öznem biz. Artık birbirleriyle alakaları yok. O yüzden burada hoe kullanmak zorunda değilim. Yani bu alakalı olduğu kişi ve yani özne ve nesne alakası varsa hoe kullanmalıyım. Ama bakın burada artık ödev başka birinin ödevi, öznem başka bir özne. O yüzden kullanabilirim. Bir de arkadaşlar, şimdi ben size dedim ya işte ev Spartaka viçedike. Biri bana böyle söylerse, örneğin biri bana derse ki ev Spartaka hoçedike, ben anlarım ki işte ev dediğim kişi Zelal olsun ve Zelal kendi ödevini yapıyor. Bunu anlarım. Ama ev Spartaka viçedike derseniz, yani biri bana böyle bir şey derse ben anlarım. O başka birinin ödevini yapıyor anlarım. Aslında tam da söylemek istediğim bu. Eğer başka biri ise tamam, problem yok. Ama aynı kişiyi kastetmek istiyorsanız hoe'yi kullanmak zorundasınız. Eminha liminakin ravşa duyan binerindiysa meçigot bireser tekildarı kırdeye ve cinavka ve gerek hoe deyip karanin em destin hoe dişon dibe em destin min dişon dibe. Çiberko edit burada destin minin le kırdet iştekidine ez edine mecburum hoe'yi bikarbinim. Ezo huşka hoe dişin mali. Huşka mine ne olsa bimira tekildarı. Çibervi havcetine ez bejim. Ezo huşka min. Ve minake Onda kayme zav dinlevisin jijmara çedibêjin lê wek bikaranîn ev rast re ez û xwişka xwe ji ber ku ew xwişka min e ji xwe hev ji tune cardim bêjim ez û xwişka min. Bak ez û xwişka min diçin malê. Qels dimîne hevalno. Ji ber ku têkilî heye divê ez bêjim ez û xwişka xwe. Em yardım binerin ez û xwişka wê diçin malê. Ka binerin ev rast e. Çima ji ber ku êdî xwişka keseke dine. Êdî bi ezê re têkilî tuneye. Cibervicin hevcez xoye bikarbînin. Kabinlerin xwişka keseke dine. Ew birayê xwe li zanîngehê dixwînin. Ez çi fehm dikim ji vê hevokê? Ew bila navê bila jinek be, bila zelal be wek nimûne. Birayê xwe êdî birayê zelalê ye. Bila navê jî Elî be, zelal û Elî li heman zanîngehê dixwînin. Lê ez bêjim ew birayê wî ez ê dibêjim zelal û wek birayê keseke din li zanîngehê dixwîn. Êdî têkilî namîne ez bikarbînim. Ez û birayê wê li zanîngehê dixwînin wek niha min vegot êdî birayê kesekî din e êdî bira ne birayê min e. Ez û birayê wî kabine birayê din ne birayê min. Heke birayê min bûye min bigota ez û birayê xwe li zanîngehê dixwînin. Arkadaşlar burada tam oturtacağımız örnekler var. Bir tek tek bakalım. Em